Arkadaşlar merhaba. Basit bir e-ticaret sitesi geliştirmeye çalıştım. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup like atarsan sevinirim. Onun dışında aşağı istediğin herhangi bir proje varsa onları yazabilirsin. Kanalımda Netflix klon, Messenger klon ya da ona benzer birkaç tane daha aynı şekilde içerikler ürettim. Ve hala bu şekilde üretmeye devam edeceğim. O yüzden destek olursan sevinirim. Şimdi öncelikle projemizi tanıyalım. Neler yapacağız ve daha sonra da projemizi geliştirmeye başlayalım. Evet, şimdi projelerimizi tanıyalım. Şimdi birinci projemizde bir admin paneli olduğunu görüyoruz. Ve ikinci projemizde ise bir tane müşterilerin görmüş olduğu bir sayfa olduğunu görüyoruz. Şimdi normalde ben ilk başta bir mağaza ekleyip mağaza silebiliyorum bu arada. Şöyle New Store dediğim zaman yeni bir mağaza ekleyebiliyorum. Ya da mağazalarım arası geçiş yapabiliyorum. Bu mağazalarım arası yani birden fazla mağazayı tek bir panelde hızlı bir şekilde ne yapabiliyoruz? Yönetebiliyoruz. Şimdi şöyle göstermem gerekirse ben mağazada çalıştım. Şu an için baktığımızda toplam 50 liralık bir satış olduğunu, bir tane satış olduğunu ve stokta bir tane ürünün olduğunu, daha doğrusu satılan bir tane ürünün olduğunu bu şekilde görüyorum. Settings bölümüne geldiğimde API'ımla ilgili bilgilerimin olduğunu görüyorum. Onun dışında bizim burada billboard diye bir bölümümüz var. Yeni bir billboard ekleyebiliyoruz. Her kategorinin bir billboard'u var. Bunların billboardları aynı. Mesela burada gördüğümüz gibi farklı. Buradan aynı şekilde ne yapabiliyorum? Add billboard diyerek ekleme işlemi yapabiliyorum. Tıklayamadım sanırım. Evet, şu şekilde. Ve bu projemizde Blue sunucu kullandığımız için resimlerimiz Blue sunucuya yükleniyor ve bize sadece URL'i geliyor. Onun dışında şöyle tekrar bakalım. Burada kategori bölümümüz var. Kategorilerimizde bir billboard atayabiliyoruz ya da değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda kategorilerimizin API'lerini, billboardlarımızın API'lerini burada bu şekilde listeledik. Onun dışında bizim burada bir arama alanımız var. Yani şunlardan şöyle bir tanesine tıklayayım. Evet, mesela X-Large'da bu varmış. 38'de hiçbir şey yokmuş. Bunları da bu şekilde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Aynı zamanda shoes'lar için de yine aynı şekilde geçerli. Kategorileri ben buradan eklediğim zaman otomatik olarak ne yapıyor? Buraya geliyor. Sonra color'larımı kendim seçebiliyorum. Kendim ayarlayabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir sayfamız var. Mesela add color dedim. Burada color'umun ismini giriyorum. İşte pink diye ya da bilmiyorum ki white diyelim mesela. White'e girdim sanırım ama şöyle rastgele bir tane renk gireyim ve create diyelim. Bu şekilde söylediğim zaman bana başarılı dedi ve şu şekilde ne yaptı? Bana ekledi. Ve aynı zamanda şurada görmüş olduğumuz gibi rengini de görebiliyoruz. Bunların da olduğu gibi. Onun dışında size'larımız var. Size'larımızı da yine aynı şekilde ekliyoruz ve burada hangi size'ları istiyorsak görebiliyoruz. Sonra product bölümümüze baktığımızda buradaki tüm özellikleri kullanarak bir ürün ekleme işlemi yapabiliyoruz. Add product dediğim zaman şöyle. Ürünü eklemek için yine birden fazla resim ben buradan ekleyebiliyorum. Yine browse dediğim zaman açılan sayfadan ne yapabiliyorum? Resimlerimi ekleyebiliyorum. Şöyle göstereyim. Don. Tekrar yine aynı şekilde geleyim. Tekrar bir tane daha ekleyeyim. Şu şekilde ekleyebiliyorum. Ya da istersen bunları delete diyerek silebiliyorum. Burada ekleme seçenekleri is featured yani ana sayfamdaki şu alan için featured mı bunu gösterebilmek için ya da işte arşiv bölümünü bu şekilde buradan ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Onun dışında siparişlerimizi order bölümünden görebiliyoruz. Şu an bir tane siparişim var dediğim gibi ve durumun is paid olduğunu görebiliyorum. Şimdi ödeme yöntemi olarak Stripe kullandık. Şöyle sepetimde bir tane ürün var. Checkout dediğim zaman karşımıza bir tane checkout Stripe'ın sayfasına yönlendiriyor. Kart bilgilerimizi vesaire girdikten sonra bizi Success sayfasına yönlendirerek daha sonra siparişimizi buraya ekliyor. Evet. Eğer hazırsanız şimdi projemizi geliştirmeye başlayalım. Evet, şimdi projemizi yavaş yavaş oluşturmaya başlayalım. Ben bilgisayarımın D'sinde bir klasörde çalışacağım için o yüzden konsol ekranında çalışacağım şu an bir süre. Siz isterseniz herhangi bir klasörü açıp aynı şekilde Visual Studio Code'da direkt açabilirsiniz. Ya da benim gibi terminal ekranında da tabii ki çalışabilirsiniz. Bir farkı yok. Şimdi ilk olarak ben D'de çalışacağım için D klasörüne girdim. Daha sonra CD GitHub diye bir klasörüm var. Bunun içine girdim. Ve daha sonra buradan Get Started bölümünden Installation bölümüne tıklayarak şu kurulumla ilgili şu şeyi kopyalıyorum. Bunu yapıştırdıktan sonra benden projemin ismini isteyecek. Projemin ismi e-commerce next js14 olsun. TypeScript istiyor musun? Evet. Esnit de istiyorum.
Tailwind CSS de istiyorum. SRC Directory de istemiyorum. AppRouter istiyorum. Import Alliance istiyorum. Ayarı da bu şekilde olsun diyelim. Şimdi SLint'i vesaire neden kurdum? Öncelikle Shotgun kullanacağım. Shotgun'da eğer kullanmazsanız ufak tefek hatalar alabiliyorsunuz. O yüzden hiç riske atmadım. Direkt SLint'i de kurdum. Shotgun ne işimize yarayacak diye soracak olursanız kullanacağımız butonlar, inputlar, bunları hazır hepsini tek tek yazmayacağız. Shotgun'la direkt hızlı bir şekilde çözüme ulaştıracağız. O yüzden dolayı Shotgun daha önce hiç kullanmadıysanız merak etmeyin. İlk başta onu da ufaktan size anlatacağım. Projem yüklendikten sonra kullanabileceğimiz eklentilerden bahsedeceğim. Öncelikle daha sonra Tailwind CSS kullanmadıysanız ufak bir giriş yapacağım ve Shotgun'ın girişi ve daha sonra projemizi oluşturmaya başlayacağız. Şimdi diyeceğim ki ilk olarak cd e-commerce şöyle tab basacağım. Daha sonra bu klasörün içine gireceğim ve daha sonra kod nokta diyerek bu projeyi Visual Studio Code'da açacağım. Hemen projemi şöyle geleyim, ayağa kaldırayım. npm run dev. Öncelikle yüklü olan eklentilerimden bahsedeyim. Şimdi bende normalde auto rename tag diye bir tag var. Parantez açıp kapatma için. Buna pek gerek olmayabilir. Siz isterseniz tabii ki yükleyebilirsiniz. Şu eklentiyi özellikle çok fazla kullanıyorum. Bu eklentiyle roughc yazıyorum. Mesela şöyle göstereyim hemen. Şurada yapayım mesela. Roughc yazıyorum mesela. Şöyle yazdığım zaman bana bunları hızlı bir şekilde veriyor. O yüzden dolayı bu eklentiye ihtiyacınız olacaktır. Ve aynı zamanda Prisma eklentisini kullanıyorum. Prisma ile ilgili işlemler yapacağız. O yüzden dolayı bir Prisma dosyası yazmamız gerekecek. O yüzden dolayı. Ve bir de Tailwind CSS kullandığım için bunu kullanıyorum. Bu ne işime yarıyor diye soracak olursanız şöyle açılır bir menü sağlıyor bana. Bu açılır menüde renklerimi veya diğer şeyleri görebiliyorum. Tailwind CSS'de hazır olan kütüphaneleri görebiliyorum. Onun dışında işte herhangi bir kodun üzerine geldiğim zaman da ne yapıyorum, işte o kodun ne işe yaradığını görebiliyorum. Tabi bu bahsettiğim CSS'lerle ilgili bir durum. Tamam. Şimdi gelelim hemen şöyle birlikte bir bakalım. Şimdi ilk olarak projemi ayağa kaldırdım. Hemen şuradan bir kontrol ile birlikte basayım. Projem açılsın, bir gelen sayfaya bakalım. Gelen sayfa zaten benim page.tsx sayfam. Şimdi burayı şu şekilde temizliyorum. Hemen içine geleceğim. Bunun için hiçbir şey yazmadığımız zaman direkt hata alırız. Bunun içinde bir div ya da şunla bir kapsayıcı bir şey olması gerekiyor. Yani bir şeyin açılıp kapanması gerekiyor. Eğer bu açılıp kapatan bir şey yoksa projeniz hata verecektir. Bunu kullanabilirsiniz ya da div kullanabilirsiniz. Duruma göre değişir bu. Şu şekilde yazalım. Daha sonra tekrar diyelim ki tabi illa div bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Buton kullanabilirsiniz, label kullanabilirsiniz ama bir şey açılıp kapanacak. Yani onda hemfikir olalım. Şimdi rastgele şuraya şu an Görkem diyeyim. Mesela şöyle bir tasarım geldiğini görüyoruz. Bu tasarım normalde benim global CSS'imdeki hazır yüklenen gelen tasarım. Biz zaten bunu birazdan Shotgun yüklediğimiz için otomatik olarak silecek. Hiç silmekle uğraşmayacağım şu an için. Div class name diyeceğim. Tailwind CSS'i göstermek adına mesela bgred diyeceğim. Şu şekilde 600 dedim. Şu şekilde gördüğümüz gibi ne yaptı ve aynı zamanda üzerine geldiğimiz zaman bu eklentiyle de bunu görebiliyoruz. Onun dışında özellikle bu eklentiyi yüklemeniz diğer bir amacı bence şu olmalı. B82 yok mesela. B80 var. Bunu bu şekilde de aynı zamanda hangisinin olup olmadığını görebilirsiniz. Yoksa da bunları eğer kendiniz tanımlamak istiyorsanız Tailwind config ts dosyasına tanımlayabiliyorsunuz zaten. Zaten zaman zaman kullandıkça ya Tailwind config dosyasında tanımlayacağız ya da bunun içinde diğer tanımlama çeşitlerini de az çok göstermeye çalışacağım. Buraya kadar tamamız. Şimdi gelelim Shotgun'a. Hemen geliyorum, Shotgun diyorum. Şu şekilde açıyorum. Şimdi Shotgun bize hazır işte gördüğümüz gibi bir sürü arayüz sunuyor. Yani diyor ki işte dokümantasyonun bir yerinde okumuştum. İşte bununla güncellemesi tamamen sizin sorumluluğunuzda gibi bir yazı okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Biz şimdi bunu kullandık. İleride güncellememiz gerekecek mi? Gerekmeyecek ama yeni bir şeyler istiyorsanız yani takibini ne yapacaksınız? Yine gelip buradan yapacaksınız. Bunu söylüyordu işte. Anladığım buydu en azından İngilizce dokümantasyondan. Şimdi gelelim öncelikle installation bölümüne gelelim. Next.js'e tıklayalım ve şurada npm'e tıklayıp şunu kopyalayacağım. Hemen projeme şunu kurayım ve nasıl kullanabileceğimizi anlatalım. Bunu gelip bu şekilde yazıyorum.
Şimdi burada en rahat kullanabileceğimiz, en rahat anlatabileceğim size buton. O yüzden buton üzerinde çalışacağız öncelikle. İlk diyor ki ne istiyorsun diyor, stil olarak diyor. Fark eder mi? Fark etmiyor aslına bakarsanız. Default diyelim. Şimdi stilleri de bu arada burada görebiliyorsunuz. Default'u buymuş, New York'u buymuş. Yani gördüğümüz gibi küçük bir büyüklük küçüklük farkı var. Default bence birazcık büyük. Bence daha güzel duruyor. Zaten beğenmezsem kendim aynı şekilde bir değişiklik yapabilirim. Bunlardan da hangisini seçtiğiniz pek fazla fark etmiyor. Ufak tefek stil farkları. Kendimiz zaten çok gerekirse kendi stillerimizi yazarız. Ben Slate diyerek söyleyeceğim. Renkleri de yükleyeyim mi sana diyor. Yani benim variable renklerimi diyor. Yükle arkadaşım diyelim. Şu şekilde hemen yüklemesini başlatalım. Bu yüklendikten sonra biz buton üzerinde çalışacağız. İlk başta size buton üzerinde göstereceğim. O yüzden dolayı şunu hemen aynı şekilde gelip yüklüyorum. Şu şekilde. Bu da hangisini artık istiyorsak buradan geleceğiz, tek tek yükleyeceğiz. Aslına bakarsanız ben birazdan toplu bir şekilde yükleme yapacağım. Yani en azından gerekli gereksiz görebileceğim bazılarını ne yapacağım? Direkt geleceğim. Buradan seçeceğim ve yükleyeceğim. Tabii ki ihtiyacımız olduğu zaman ne yapacağız? Yine geleceğiz buraya, yükleyeceğiz. Ama şu an için hazır olanları, yani kafamda olanları yükleyeceğiz. Ama öncesinde bir shotgun'ı tanıyalım. Şöyle geldim, projemi tekrar ayağa kaldırdım. Daha sonra diyor ki arkadaşım diyor, beni kullanacaksan diyor şu şekilde diyor bunu eklemen gerekiyor diyor. Sonra diyor bunu bu şekilde ekleyebilirsin diyor. Şöyle ekleyelim bir bakalım. Evet, projemi şöyle yenileyim. Normalde global CSS'imi vesaire temizlediği için şu şekilde bir yapı oluşturdu. Galiba şeyle birlikte gelen bir background rengimiz var. Yok. Pardon. Div class name kullandığım için ben burada oluyor. P80 kullanıyorum bir de. Bir an şey zannettim. Şöyle kalsın bu. Evet, şu şekilde bir buton olduğunu görüyoruz. Tamam. Şimdi ben bu butona bir sürü özelliği var. İşte üzerine geldiğim zaman on click eventi, hover özelliği gibi çeşitli özellikleri var. Bu dosya normalde benim nereye ekleniyor? Components UI buton bölümüne ekleniyor. Benim burada yapacaklarımın hepsi aslında, yani burada çalıştıracağım tüm şeyler, ekleyeceğim hepsi bu UI'nin altına gelecek. Ben bu components klasörünün içine kendi komponentlerimde tabii ki yazacağım. Ama hazır olanları da ne yapacağız? Yine aynı şekilde kullanacağız. Bunların hepsi de UI klasörün içinde olacak. Onun dışında bir lib klasörü oluşmuş. Bu lib klasörün içinde de bir cn dosyası var. Bu cn dosyası aslında clsx dosyası. Zaten yukarıda da söylemiş. Bu normalde bizim class name'lere bir şart vereceksek, birden fazla şartımız varsa, 4-5 tane şartımız, 2-3 tane şartımız varsa o zaman birleştirmek için kullanmış olduğumuz nedir? Bir kütüphanedir. Bir pakettir. Evet. Şimdi şöyle birlikte bunu kullanmaya bir bakalım. Şöyle UI dosyamı da açayım. Diyor ki arkadaşım diyor benim varyantlarım var diyor. Yani nasıl varyantları varmış? Default diye bir varyantım varmış benim. İşte bunun varyantı işte BG primary'ymiş, text primary'ymiş, işte üzerine geldiği zaman buymuş falan. Hemen gelip seni bir deneyelim. Default diyor. Burada şu an outline diyormuş mesela. Yine geleyim buraya, diyelim ki default. Zaten Ctrl Space'e basarsanız gelecektir. Şu şekilde geliyor. Peki ben kendi şeyimi yazamaz mıyım? Yazarız tabii ki. Hemen buraya geleceğiz. Diyeceğiz ki my custom. Kullanmayabilirim bunu. Sadece ya da daha sonra değiştirebilirim. Şu an sadece deneme amaçlı yaptığım bir şey bu. BG Sky 600 diyelim mesela. Daha sonra hover özelliğine diyelim mesela. BG Sky 700 diyelim. Burada bu arada CSS kodları gelmiyor. O yüzden başka bir yerde yazıp kopyalamak daha mantıklı olabilir. Ben şu an zaten kolayları yazıyorum özellikle. O yüzden dolayı. Sonra başka ne ekleyebiliriz? Bir de text white diyelim mesela. Sonra geleceğim bu my custom'ı, geleceğim burada varyantımda söyleyeceğim. Evet, gördüğümüz gibi ne oldu? Hover özelliğimizle birlikte böyle bir butonumuz oldu. Biz bu butona başka ne özellikler ekleyebiliyormuşuz? Size gibi özellikler ekleyebiliyormuşuz. Şöyle tekrar gelelim. Size. Şöyle yapalım. Daha sonra buradan hangisini istiyorsak mesela SM diyelim. Gördüğümüz gibi küçüldü. İkon diyelim. Gördüğümüz gibi bu şekilde oldu. Ve burada gördüğümüz gibi yine aynı şekilde kendi özelliklerimizi yazabiliyoruz. Onun dışında bunun diğer özellikleri neler var?
Bunlar aslında bakmanın en hızlı yolunu söylemem gerekirse şöyle buraya bir yere geldiniz. Ctrl Space yaptınız. Daha sonra burada bir sürü özellik kullanabilirsiniz, görebilirsiniz. Açıkçası bunların çoğunu zaten butonun kendi özellikleri, bazıları da işte kendi eklemiş olduğu özellikler ama çoğu zaten bunlar butonun özellikleri. O yüzden dolayı pek bir fark yok. Mesela biz 10 klik kullanacağız mesela. 10 klikimiz zaten bize en çok ihtiyacımız olacak şey buton, varyant, on click, işte type gibi çeşitli özellikler. O yüzden dolayı çok hızlı bir şekilde bunu ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Diğerleri de aynı şekilde hepsinin varyantını, size'ını ya da ne bileyim işte custom özelliklerini yapabiliyoruz neredeyse. Bazılarını yapılmıyor gerçi. E, Mesela modalda sanırım birazcık değişikti. Emin değilim tabi bundan. Şu an öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Ama zaten zaman zaman bunları kendimize göre değiştireceğiz. Hatta bu komponentleri yine kullanarak, yani komponentlerimizin içinde bu komponentleri kullanarak yeni komponentler de oluşturacağız. O yüzden dolayı Shotgun'ı şöyle az çok en azından bir görelim istedim. Şimdi gelelim kuracağımız dosyalara. Ben toplu bir şekilde kurulum yapacağım şimdi. Yani ihtiyacımız olabilecek şeyler zaten aşağı yukarı belli. Akordiyona çok ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Ama alertlara ihtiyacımız olur bence. Yani şöyle bir yazıya vesaire ihtiyacımız olur. O yüzden bunu şöyle yükleyelim. Sonra widget'lara ihtiyacımız olabilir. Şu şekilde küçük yazıları var ya. Bunu da aynı şekilde gelip yükleyelim. Buton zaten yükledik. Kalender, yani tarih, takvim vesaire bir şey kullanmayız ama ürünlerimizi gösterebilmek için şöyle bir tane karda ihtiyacımız olur. O yüzden onu da yükleyelim. Karosele falan ihtiyacımız olmaz. Checkbox'a, yani şuna ihtiyacımız olabilir. Emin değilim ama yükleyelim. Sonra bunlara ihtiyacım olur mu? Data table. Buna ihtiyacım olacak bir admin paneli yaptığımda ürünlerimi vesaire listelemek için ne yapacağım? Bunu kullanacağım. O yüzden dolayı şöyle bir bakalım. Neredeymiş bunun şeyi? Ee, evet bakalım. Yüklemek için bir dokümantasyonu. Burada aşağıdaymış. Tamam. Bunu da aynı şekilde gelip yükleyelim. Başka diyalog, buna ihtiyacımız olabilir. Şu şekilde yine tıkladığımız zaman açılır şey. Bunu da aynı şekilde gelelim ekleyelim. Drop down menü, açılır menü, yani açılır kapa yukarı vesaire. Buna ihtiyacımız olabilir. Yine yükleyelim. Forma ihtiyacımız olacak sonuçta. O yüzden yükleyelim bunu da. Evet, yüklemesi birazcık bunun uzun sürüyor. Bekliyorum. Evet, formu da aynı şekilde yüklüyorum. Input'a, label'a ihtiyacımız olacak. Sonuçta form işlemlerimiz olacak. O yüzden ne yapacağız? Yine aynı şekilde gelip bunları ekleyelim. Yine örnek kullanımlarını az çok ben zaten biliyorum. Yani daha önceden de kullandığım için. Yine bir takıldığınız bir nokta olursa ne yapabilirsiniz? Dokümantasyondan aynı şekilde bakabilirsiniz. Zaten birlikte de ne yapacağız? Kullanacağız bunları. O yüzden dolayı pek sıkıntı yok gibi. Label, modala ihtiyacım olacak. Modal var mıydı burada? Burada yokmuş. Yanlış hatırlıyormuşum demek ki. Tamam. Başka bir şey de kendim de yazmış olabilirim modalımı gerçi. Tamam. Sonra label, menü bar, process, select'e ihtiyacım olacak. Şöyle yine aynı şekilde geleyim. Burada bana bir soru sormuş. Üstüne yazayım mı demiş. Galiba ben 2 defa yazdım burada. O yüzden dolayı şuna şey diyelim. Tamam. Add select diyelim. Select'i yükleyelim. Başka şöyle bir table yükleyelim. Yine şeyde kullanacağız bunu. Admin panelinde kullanacağız. O yüzden dolayı bunu ekleyelim. Başka tabs, şöyle bir tabs menüye belki ihtiyacımız olabilir. Aynı şekilde gelip bunu da ekleyelim. Evet, ben 2 defa mı yazıyorum? Ne yapıyorum? Şöyle tekrar.
Table. Tamam, şu an için yükleyeceklerim bu kadar gibi. Başka bir şeye ihtiyacım şu an için yok gibi. Duruma göre ne yapacağım? İhtiyacım olduğu zaman tekrar yine geleceğim Shotgun'a ya da başka bir kütüphane yine aynı şekilde kullanacak olursak ne yapacağız? Yüklemelerimizi yapacağız. Şu an için sadece bunları yükledik. Artık projemizi ayağa kaldırıp yavaş yavaş oluşturmaya başlayalım. Evet, şu ana kadar yapmış olduğumuz her şeyi admin panelimiz için uygulayalım. Yani ilk başta admin panelimizi yapalım. Daha sonra da kullanıcıların görmüş olduğu store yani mağazamızı geliştirelim. Şimdi ilk olarak bana bir admin paneli ise bir giriş işleminin olması gerekiyor. Bir kayıt işleminin olması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Normalde uzun uzun out cs ile vesaire yapabiliriz. Aslında eğer ki o şekilde yapmak isterseniz kanalımda videosu var. Ama yok işte hazır bir yapı kullanalım, çok fazla uğraşmayalım derseniz de Clerk kullanabilirsiniz. Ben de şu an projemde Clerk'i kullanacağım zaten. Bize her şeyi hazır bir şekilde verecek. Pek fazla uğraştırmayacak. Bunun için şöyle Clerk'in sayfasına geliyorum. Şöyle bir dokümantasyonu var. Bu sayfa gördüğünüz gibi geliyor. Burada diyor ki arkadaşım diyor şurada Next.js ile ilgili ben sana bir dokümantasyon hazırladım diyor. Öncelikle kurman gereken bu var diyor. Sonra API key veriyorum sana diyor. Şunu bunu sırasıyla bunları gel bana yap diyor. Tamam, biz de hemen bunun dediklerini yapalım. Öncelikle API key oluşturarak başlayalım. Bunun için öncesinde bir giriş yapmamız gerekiyor. Ben girişimi yaptım. Şu şekilde bir sayfa çıkıyor. Burada diyeceğiz ki New Application. Ben neyle giriş yapmak istiyorsam, ne istiyorsam burada hepsini tek tek ayarlayabiliyorum. Yani kullanıcının göreceği sayfayı ben burada kendi isteklerim doğrultusunda isteğime göre ayarlayabiliyorum. Bana sadece bir e-mail adresi açıkçası yeterli. Eğer ki siz isterseniz tabii ki diğer bölümleri de aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Doldurabilirsiniz. Projemin ismi olacak bir tane. Projemin ismi e-commerce admin diyelim. Daha sonra create application diyerek bunu oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra bu arada bir yandan ücretli aslında. Tabii biz şu an free sürümlü kullanacağız. Bir sıkıntı yok yani, para ödememiz gerekmiyor. Ama bunun ücretli versiyonları da var. Bunu da bilmenizi istiyorum. Daha sonra bunu şöyle şuradan gelip kopyalıyorum. Ve benim environment dosyama atacağım. Nokta environment diye bir dosya oluşturacağım. Bu environment dosyasını daha önce de hiç kullanmadıysanız bir tek Node.js'de, Next.js'de değil, aynı zamanda Python'da, C Sharp'ta, .NET'te vesaire de yine benzer şekilde var. Ne işimize yarıyor? Kritik saklamamız gereken verileri burada saklıyoruz. Sonuçta bu bizim giriş bilgilerimi kopyalayan bir kişi bizim hesabımızda ne yapabilir? Yine giriş yapabilir. Yani bizim şeyimizi kullanabilir. O yüzden dolayı bu bilgileri kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. O yüzden dolayı environment dosyasında saklıyoruz. Environment dosyasında saklarken bunu GitHub hesabına yüklememek gerekir mantıken. O yüzden dolayı buraya gelip nokta environment diyerek ben de aynı şekilde ekleyeceğim. Kendi bilgilerimi size bu şekilde göstermeyeceğim. Artık environment için ben size sadece şunların boş kısımlarını GitHub'ın dokümantasyon bölümüne yazarım. İhtiyacınız olursa yine aynı şekilde oradan kopyalarsınız. Evet, bunları bu şekilde ayarladık. Sonra tekrar gelelim dokümantasyonumuza. Diyor ki arkadaşım diyor beni bir kur önce diyor. Hemen seni bir kuralım, kırmayalım. Şöyle hemen kurulumu başlatıyoruz. Bu adımı yaptık zaten. Sonra diyor ki arkadaşım diyor app router'ına diyor. App router kullanıyorsan bunu yap diyor. Pages router kullanıyorsan bunu yap diyor. Biz app router kullanacağız. O yüzden dolayı ne yapacağız? Geleceğiz burada. Bizim layout'umuza yani tüm sayfaları kapsayacak bir şekilde olmasını istiyoruz. Giriş yapmayan bir kişi, kaydolmayan bir kişi giriş yapamasın. Clerk Provider ve bunun kütüphanesini aynı şekilde geliyorum, yukarı yazıyorum. Bu da tamam. Aşağı doğru inelim. Daha sonra aşağıda diyor ki güvenlikle ilgili diyor middleware TS var diyor. Bununla ilgili diyor bunları da alman gerekiyor diyor. Bunları da yapman gerekiyor diyor. Yani ne kadarını yapabiliriz birlikte şöyle bakalım. Middleware TS'deki şu aşağıdakinin tamamını geldim. Aynı şekilde kopyaladım. Açıklama satırlarını istemiyorum. O yüzden bunları silebilirim. Şimdi buradaki bu arkadaş diyor ki bize arkadaşım diyor ben URL'leri tanırken diyor bu ifadeleri diyor kullanılsan diyor benim için sıkıntı olmaz diyor. Yani bilgin olsun diyor. Ben bu şekilde çalışıyorum diyor. Aslında sonra ignored routers'la ilgili şu an için bir sayfamız yok.
Ama public routers, yani herkese açık olan sayfalar, bizim bu sayfalarımız API'larımız olacak. Biz bunun için de gerekirse duruma göre bir kontrol zaten yapacağız. O yüzden API pet diyerek bunu ekliyorum ve app klasörümün içine new folder diyerek API klasörünü şimdiden oluşturabilirim. Daha sonra da içini doldururuz zaten. Buraya kadar okeyiz. Sonra diyor ki npm run dev diyerek diyor çalıştırabilirsin beni diyor. Zaten aynı şekilde gelip çalıştıralım. Şimdi biz bunu yaptık, tamam, iyi güzel hoş da ne olacak? Şöyle bir bakalım. Bakın geldi, beni başka bir sayfaya yönlendirdi. Ya ben bu sayfada kaydol giriş işlemini yapabiliyorum ama ben bunu istemiyorum ki. Beni niye başka bir sayfaya yönlendiriyorsun? Şimdi birlikte buna bakacağız. Bunun için de şöyle, bu açık kalmış. Şöyle şuradan kendim yeniden açayım ben size gösterebilmek için. Buradan Clerk.Deutsch, Next.js ve burada Add Custom, Sing Up ve Sing'in bölümü var. Burada diyor ki arkadaşım diyor, kendi sayfanda açacaksan diyor, öncelikle diyor bu sayfaları oluştur ve diyor ki environment sayfanın içine de gel bunları bir yapıştır diyor. İlk environment dosyasına gelip şunları yapıştıralım. Bu kolay iş. Hemen şunları şöyle geldim. Yollarını söyledim artık. Senin yolun bu dedim. Ama şimdi benim bu yollarım yok tabii ki. Bu yolları oluşturacağız şimdi teker teker. Hemen geliyorum. Şimdi normalde şöyle bir parantez açmamda hiçbir sakınca yok. Neden sakınca yok? Şimdi ondan da bahsedeyim. Normal daha doğrusu dosya yapılarının hepsinden bahsedeyim. Burada birden fazla sayfa türü var, dosya yapısı türü var. Onlardan da kısaca bahsetmiş olayım. Şimdi buradaki bu parantezler var ya, aslında ben burada yokum diyor. Yani nasıl yokum diyor. Bu bizim sadece gruplamamıza yarıyor. Ben şu an app'in içindeki out'un içinde değilim. Ben hala app'in içindeyim aslında. Bu out sadece bana grupluyor. Yani ben bunun için page.tsx desem aslında ben neyim? Hala app'in içindeki page.tsx'im. Tabi burada da bir page.tsx var da bunlar artık duruma göre çakışır ya da bir hata alır ya da ikisinden birini gösterir. Ama mantığımız bu. Yani out klasörü aslında burada yok. O yüzden dolayı ben burada bir gruplama işlemi yapmış olayım. Sonra diyor ki SingUp sayfası için diyor gel diyor beni bir oluştur diyor. Tamam, SingUp sayfası için geldik, senin gibi bir folder oluşturduk. Sonra diyor ki şu şekilde bir dinamik URL'im var benim diyor. Dinamik URL nedir? Ondan da kısaca bahsedeyim. Şimdi normalde bizim bir sayfamız varsa eğer işte mesela ana sayfa statik bir URL'dir. Hakkımızda statik bir URL'dir. Ama dinamik URL ise şöyle şunu da oluşturayım, öyle daha iyi anlatacağım çünkü şöyle oluşturayım hemen. Evet. Şöyle SingUp ve bunun içine de page.tsx oluşturacağım. Hemen şimdi dinamik URL'de de anlatayım. Şöyle kopyalayayım, tamam. SingUp bitti. Sing'ini yapacağız. Şimdi dinamik URL ise şu. Mesela benim Clerk.Deutsch'a geldim. Buradaki bu referans sayfası ya da işte şuradan başkasına tıkladım, bakın değişti. Bunlar aslında ne? Dinamik URL. Şimdi buradaki bu iki tane parantez ne işe yarıyor? Şimdi eğer bir tane parantez kullanırsanız bu şu demek. Doş'tan sonra sadece references alırım diyor. Yani bu kadar alırım diyor. Ama diyor şey yaparsan diyor, iki tane parantez kullanırsan diyor, istediğin kadar diyor dizi şeklinde diyor bir sürü elemanı ben alırım arkadaşım diyor. Clerk'in de çalışma tarzı bu şekilde olduğu için biz de bu şekilde oluşturuyoruz. Bu sadece bir, dediğim gibi, bilgi olarak bunu sadece söyledim. Şimdi tekrar yine aynı şekilde out şeyimize gelelim. Out'un içine bir de ne yapacağız? Single'ını yapacağız aynı şekilde. Şuradan şöyle single'ı aynı şekilde gelip kopyalayayım. Out'un içine new folder single. Şunun içinde değil mi? Emin olalım. Tamam. Böyle iki tane klasör olacak. Tamam. Sonra tekrar geliyorum. Bunun içine yeniden bir dinamik URL. New folder. Tamam. Ve daha sonra bunun içine de page.tsx diyorum. Ve buradakinin aynısını geliyorum buraya yapıştırıyorum. Bunu zaten yapıştırdık ilk başta. Şimdi tekrar gelip projemize yeniden bakalım. Localhost 3000 diyorum. Şöyle bekliyorum. Bana compile ediyor Sing'in ve bunu vesaire söylüyor bir şeyler. Compile etmeye çalışıyor. Bakın hala localhost sayfasındayım. Ama Sing'in redirect ve şu şekilde bir URL ile bizi ne yapıyor? Karşılıyor. Güzel. Ama tabii ki tasarım olarak birazcık vasat oldu. Şimdi biz bunu birazcık ortalamak vesaire bir şeyler yapmak isteyebiliriz. Bunu nasıl yapacağız şimdi, ona bakalım. Yanlış bir şey yok değil mi? Şöyle tekrar bakayım. Tamam. Dosya yapılarını yanlış oluşturduğum gibi geldi de. Tamam. Şimdi ben bunu tam ortalı yapmak istiyorum. O zaman ben bir layout yazabilirim. Hemen şöyle out'un içine geleyim. Tekrar new folder, pardon, new file.
layout.tsx. Zaten bunu oluşturmaz sayfam hata verecektir. Evet, aldık hatayı. Şimdi ben buraya gelip rafça yazarsam bana sadece layout'u gösterecektir. Şimdi ben bunun bu içindeki değerleri göstermek için React Node kullanmam gerekiyor. Bizim normalde burada da bir layout yapımız var. Bu aslında bizim tam ana layoutumuz. Bu da bizim normal kendi oluşturduğumuz bölümümüz için başka bir layout. Biz herhangi bir bölüme istersek layout yapısıyla ne yapabiliriz? Bir dizaynı parçalayarak duruma göre kullanabiliriz. Yani şöyle düşünebiliriz mesela. Burası Next.js'in üst tarafı, yan tarafı. Ben bunları ne yaparım? Layout'ta söylerim. Ortada değişecek sayfaları da page'in içinden söyleyerek devam ederim. Şimdi gelelim layout'umuzu düzenlemeye. Şimdi layout'umda öncelikle bir interface ekleyerek başlayacağım. Çünkü diğer elemanlara erişmem gerekiyor. Diyeceğim ki layout props ve süslü parantez. Şu ismi layout yapmak istemiyorum ben. Out layout diyelim. Tamam, şu şekilde kalsın. Tamam. Hatta şunu da değiştirelim. Out layout props olsun ismi. Tamam. Şimdi burada önemli olan kısım bir children yazmamız. Children. Ve bunun tipinin de React Node olacağını söylüyorum. Tamam. Bunu bu şekilde söyledim. Sonra geliyorum buraya bir süslü parantez açıyorum. Şöyle 2 nokta koyuyorum. Out layout props'umu buraya ekledim. Ve bunun içine de children'ımı söyledim. Şimdi artık ben bu children'ı nereye koyarsam bana ne yapacak? Orada bu tasarımı sunacak. Yani ben layout'un altına gelip aynı şekilde children dersem layout'un altında children'ım olacak. Layout'un üstüne gelirsem koyarsam aynı şekilde children'ım olacak. Yani tasarımımızı buna bakarak ne yapıyoruz? Aynı şekilde oluşturuyoruz. Tamam, bu da güzel. Başka neye ihtiyacımız var? Şimdi biz bu layout'u neden oluşturduk? Tabii ki tasarımımızı güzelleştirebilmek için oluşturduk. Bunun için şu div'e hemen bir tane class name yazarak başlayacağım. Diyeceğim ki div class name flex yapı item center justify center şöyle bir diyelim. Evet, şöyle oldu. Başka ne center kalmıştı? Item center, justify center. Şöyle bir center yazalım. Bak, tek center kaldı. Onunla işimiz yok. Bunu birazcık böyle aşağı doğru getirelim. Şöyle diyelim hemen buna. Minimum screen diyelim. Ve tekrar yine evet, tam da ortalı oldu aslında. Biz yine de şunu da ekleyelim isterseniz, hiç sıkıntı olmasın. Responsive bir yapıda olsun. Flex call diyelim ve item center diyerek yine aynı şekilde bunu ekleyelim ve children'ımızı da yine gelip bunun içine taşıyalım. Hem dikeyde hem yatayda ortalı bir şekilde ne yaptık? Bunu ayarladık. Arka planı rengini vesaire değiştirebiliriz ama şu an için öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bu şekilde ne yaptık? Sayfamızı oluşturduk. Şimdi bir kayıt giriş işlemi yapmayı deneyelim. Ben Google'la giriş yapmayı deneyeceğim. Şöyle direkt tıklayayım bakalım ne olacak. Şöyle birkaç tane hesap geldi. Şununla giriş yapayım. Mesela devam et diyeyim. Ve Google'la giriş işlemimiz başarılı. Bizim normalde page sayfamızda ne varsa direkt geldi buraya oluştu. Güzel. Bu Clerk'te de şöyle tekrar gelip bakacak olursak burada zaten total user'ımızı burada görebiliyoruz. Bilgilerimizi vesaire burada görebiliyoruz. Bu şekilde yapabiliyoruz. Tabi şu an için çıkış butonumuz vesaire bir şeylerimiz yok. Onları da ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Sayfamızın tasarımını yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Evet, giriş işlemlerimizi yaptık. Yavaş yavaş sayfamızın tasarımlarını oluşturmaya başlayacağız ama onun öncesinde yine bir iki tane komponent daha eklemek ve hazırlamak istiyorum. Şimdi normalde alert diyalog diye burada bizim bir şeyimiz var. Bu ne işimize yarayacak? Biz silme işlemi yaptığımız zaman şu an bir admin paneli yapıyoruz. Emin misin değil misin diye bir soru sorması gerekiyor. O yüzden dolayı yine bu alert diyaloğu aynı şekilde gelip npm'ini ne yapıyorum? Aynı şekilde gelip kuruyorum. Sonrasında kendim yine modallar istiyorum. Açılır bir şekilde kullanmak istiyorum. Bunun için aslında yüklemiş olduğumuz diyalog tam bunun için ideal bir şey. Ama birazcık oynama yapmamız gerekiyor ve kendi modalımızı oluşturmamız gerekiyor. Hemen şöyle npm run dev dedim. Yeni bir tane komponent dosyası oluşturarak başlayacağım. Dosyamın ismi komponentin içine modal diyelim.
Modals diyelim, daha doğrusu birden fazla olacak. Hemen onun içine tekrar geliyorum. Modal nokta tsx diyeceğim. Daha sonra şu şekilde rafce diyeceğim ve bunu yazmaya başlayacağım. Şu elimi kaldırmadan direkt modal yazarsam hepsini bu şekilde düzenlemiş olacak. Şimdi benim o modalımda öncelikle bazı şeylerin olması gerekiyor. Şimdi mantıken şu şekilde bakalım. Title'ım olabilir, description'ım olabilir, burada bir butonum olabilir, kapatma işlemim olabilir ve içinde ben serbest bir şekilde çalışabilmeliyim. Yani bir children'ımın olması gerekiyor. Şimdi bunu sırasıyla teker teker yaparak başlayalım hemen. İlk olarak bu modalımıza bir props ekleyeceğiz tabii ki. Diyeceğim ki modal props. Sonra bu props'un içine title demiştim. String. Zorunlu olsun bu arkadaş. Description. Bu da zorunlu olsun bu arkadaş. Sonuçta text bir şey yazması zor bir şey değil. Zorunlu durabilir. Sonra is open özelliği olsun. Açık mı kapalı mı? Bunu da boolean diyelim. Bu da bu şekilde kalsın. On close özelliği. Aslına bakarsanız bunları zorunlu değil yapsak daha mantıklı olabilir. Hızlı bir şekilde kullanabilmek için. Ya da duruma göre bir yazalım. Eğer halledemezsek bu şekilde ayarlarız. Children alalım ama kesinlikle zorunlu olmasın. Ve diyeceğiz ki onun içine React Node diyelim. Şu şekilde. Tamam. Sonra tekrar geliyorum buraya. Bir süslü parantez açıyorum. Ve değerlerimi buraya ekleyeceğim. Hemen öncesinde modal props'umu buraya ekleyeyim. Sonra control space virgül control space aynı şekilde hızlı bir şekilde bunları teker teker buraya ekleyelim. Güzel. Şimdi gelelim buranın modal işlemini yapmaya. Bunun için buradaki diyalog sayfamızdaki yine kodlardan faydalanabiliriz. Şöyle birazcık sade bir kod istiyorum. O yüzden dolayı şunu kopyalayacağım. Şunu şöyle geldim kopyaladım. Yukarı şöyle ekledim. Daha sonra buradaki bu özelliğimi buraya kopyalayacağım. Ben trigger istemiyorum. Herhangi bir tetikleyici olmayacak. Direkt ortada açılacak istediğim durumlarda. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazacağım. Şimdi diyalog sayfasına öncelikle bir open özelliği ekleyerek başlayacağım ve diyeceğim ki eşittir süslü parantez is open. Sonra tekrar yine on open change özelliği var. Biz buraya on class'u direkt olarak ekleyemiyoruz. O yüzden dolayı buraya bir event eklememiz lazım. Yapacağımız şey şu olacak. Const on change eşittir open boolean yapısında olacaksın sen. Daha sonra aynı zamanda if eğer ki open açık değilse o zaman sen on clause'u ne yapacaksın? Kullanacaksın diyeceğiz. Ve buraya da bu on change'imizi buraya ekleyeceğiz ve diyeceğiz ki open artık açık değilse kapatma işlemini yapması için on clause'u buraya yazmış olacağız. Güzel. Sonra burada bir title alanımız var hemen. Buraya yazacağımız şey zaten belli. Title. Burada bir description alanımız var. Yine aynı şekilde description. Şimdi bir de children'ımı buraya eklemek istiyorum. Ekleyeceğim yer tam olarak content'imin içi olmalı. Header'dan sonraki bir alanda bir div açıp bu divin içine de süslü parantezlerle children'ımı ekliyorum. Buraya kadar güzel. Sayfamı şöyle yenileyim. Şu an için tabii ki herhangi bir şey yok. Bir şey yapmadık. Şuradaki şu butonumuzu silelim ve bunun içine bu modalımızı bir çağırmayı deneyelim öncesinde. Diyelim ki modal ekledim şöyle. Sonra tekrar geliyorum burada. Diyorum ki Ctrl Space'e description'a desk diyelim. Daha sonra is open özelliğine true diyelim. Ya da hiçbir şey demesek de otomatik olarak ya böyle yazsam true olarak algılıyor ya da eşittir süslü parantez true da yazabilirim. Bu da olabilir. Başka Ctrl Space on close özelliğine şimdilik bir şey tanımlamadık. Şöyle geçebiliriz. Sonra tekrar gelelim. Evet, yanlış yerde. Sonra tekrar gelelim. Title özelliğine modal diyelim. Tekrar gelelim. Children ve key özelliği kaldı. Key ile bir işimiz yok. Şuraya gelip aynı şekilde bir şeyler yazalım. Tamam. Şimdi bakalım sayfamıza. Şöyle sayfamı yeniliyorum.
Evet, bir yerde bir hata aldık. Function bununla ilgili bir sıkıntı olduğunu söylüyor. OnOpen change ile ilgili. Şimdi burayı şöyle yapacağız. Şimdi bu arkadaşın kafası karışıyor birazcık. Diyor ki arkadaşım diyor işte sen burada bir return değeri vesaire bir şeyler söylüyorsun ama diyor yani başlangıçta sen bu durumu bir kontrol etmen gerekiyor gibi bir şey söylüyor. O yüzden dolayı şunu yaparsak bizi düzeltecektir. Bir const yazacağım ve diyeceğim ki is mounted virgül set is mounted diyeceğim ve bunun başlangıç değerine use state false diyeceğim ve bunu use effect ile birlikte açacağım. Şöyle. Bu arada bunların başlarına bir de use silent eklemem gerekiyor. Onları da ekleyeceğiz şimdi. Daha sonra diyeceğim ki set is mounted true'ya çekeceğim. Bu sadece bir defa çalışacak ve şöyle yapacağım sonra tekrar. Diyeceğim ki bu ama eğer ki is mounted boşsa o zaman return null diyecek ve bana hatayı döndürmeyecek. Tabi hemen şöyle yukarı çıkalım. Bir de use state vesaire kullandığımız için use silent'ımızı da ekleyelim. Evet, tekrar şöyle sayfamı yeniden bir compile edeyim. Olmadı. Bir de buraya geleyim, aynı şekilde bir use şey diyelim. Use silent. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, şu şekilde hatasız bir şekilde ne yaptık? Bunu oluşturduk. Şimdi şurayı yazmamış olsaydım yine isterseniz gösterelim. Şurayı şöyle sileyim. Pardon, şöyle şuraya kadar sileceğim. Ya da şurayı şöyle sileceğim. Şimdi tekrar şöyle bakalım. Yine şurada bu sefer bu hatalar olacak. Bu hataları da yok etmek için aslında bu mounted ile birlikte ne yapmış oluyoruz? Tamamen tüm hatalardan kurtarmış oluyoruz kendimizi. Bakalım, gördüğümüz gibi bir hatamız yok. Güzel. Şimdi bu tamam. Bir tane modal yapımız var artık. Artık içine istediğimiz her şeyi oluşturabiliyoruz. Şimdi gelelim bir tane de evet mi hayır mı cevabı için bir şey oluşturalım. Şu an için onClose özelliğimizde zaten burada herhangi bir şey yazmadığımız için o yüzden kapanmıyor. Sıkıntı yok. Zaten biz bunu yaparken bir hata alırsak tekrar gelir modalımızı düzeltiriz. Ama şu zaten açıkçası şu an için okey. Bir sıkıntımız yok yani. Tamam. Şimdi şöyle yapalım hemen. Bu kütüphanemizi zaten yükledik. Alert diyalogumuzu. Hemen geliyorum. Bir tane daha aynı şekilde alert modal .tsx diyeceğim. Pardon, yanlış oluşturdum. Tekrar geliyorum. Nify alert modal .tsx. Daha sonra rafce diyeceğim. Elimi kaldırmadan tekrar hızlı bir şekilde yazayım ki modal, tamam. Bu şekilde olsun bunun ismi de. Şimdi bu alert modalında yine aynı şekilde bazı kütüphaneleri olacak. Öncelikle şöyle bir gelelim. Buradaki şu alert modalı bir alalım burada. Neye ihtiyacımız var, neye yok bir görelim. Şunları şöyle tamamını gelip kopyalıyorum. Şu üst tarafa yapıştırıyorum. Sonra şu da bizim tam olarak şu tam tasarımımız. Şunu da şöyle gelip alalım. Buraya kadar okeyiz. Şimdi tekrar page sayfama geleyim. Modalı kaldıralım artık. Az sonra duruma göre bir daha gerek olacak büyük bir ihtimal. Alert modal diyelim ve tekrar bunu oluşturalım ve şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Şöyle baktığımda open dediğim zaman şu şekilde bir yapı geliyor. Biz yine bunun üzerinde bir takım oynamalar yapacağız. Şimdi yine gelelim, aynı şekilde bir trigger istemiyorum ben. O yüzden dolayı bunu kaldıracağım. Yine ben buradaki modaldaki şu özellikleri aynı şekilde kullanmak istiyorum. Ama bunları kullanırken de şu ismini de değiştirelim. Inter alert modals props diyelim. Evet, bunları kullanırken de title ve description'ı açıkçası değiştirmem gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta bir hata mesajı, emin misin diye soracağım. Şuraya da bu işlem geri alınamaz gibi bir şey yazılabilir. O yüzden dolayı bunun ikisine ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden dolayı sileceğim. Children'a ihtiyacım var mı? Bunun için de yine bir şey döndürmeyeceğim ben. O yüzden dolayı children'ı da kullanmayacağım.
Başka neye ihtiyacım olabilir? Is open ekledik zaten. Şunu eklememiz lazım. On confirm. Yani şimdi normalde bizim şu tasarımımızda şurada open dedik, bir continue yazısı var. Continue yazısına tıkladığı zaman bu kullanıcının bir işlem yapması gerekiyor. O yüzden dolayı yine aynı şekilde buraya bir click event ekleyebilmek için bunu ekleyeceğim. Bir de loading ekleyeceğim. Bu loading de benim ne işime yarayacak? İşlem true mu false mu? Daha doğru anlatmam gerekirse form aktif mi değil mi diyebiliriz. Ya da şimdi biz şöyle düşünelim. Bir işlem yaptık bir web sitesinde. İşimiz yaptığı zaman genellikle web sitesindeki buton filan ne olur? Otomatikman disable olur ve der ki arkadaşım tamam, işlemi yaptı, işlem başarılı. Neden yaparlar bunu? Çünkü ikinci defa bir işlem yapmasınlar diye. Şimdi eğer gelip de ben buradaki loading continue butonuna birden fazla tıklayabiliyorsam eğer bir sürekli istek atma durumuyla karşılaşabilirim. O yüzden dolayı ne yapacağım? Bir de bunu loading ekleyeceğim. Efekti diyorum. Ekleyeceğim işte. Tamam. Sonrasında benim yine aynı şekilde buradaki bu değer arkadaşları burada süslü parantezlerle birlikte gelip söylemem gerekiyor. Arkadaşım burasının türleri, içindekilerin türleri bunlar. Hemen gelip bunları şöyle yazıyorum. Şu on confirm'i doğru yazalım. Şu şekilde olsun. Evet. Tamam. Sonra tekrar gelelim loading ve on close şu şekilde yazalım. Tamam. Şimdi alert diyalogumuzda yine aynı şekilde şöyle modalımıza bakacak olursak şunun aynısını yapacağım. Ve bunu yaparken de şunlardan dolayı bir sıkıntı yaşamamak için burayı da aynı şekilde ne yapmam gerekiyor? Almam gerekiyor. Öncesinde şöyle şunu kopyalayayım. Bir sıkıntı yok değil mi? On change'i ve tanımadı. Tamam, ondan dolayı sıkıntı var. Problem yok. Sonra tekrar geliyorum. Şuradaki şu arkadaşlara şöyle şuraya kadar, hatta bu on change'i de alıyoruz. Bu arkadaşların hepsini alıp şöyle return'ün üstünde yine aynı şekilde gelip söylüyorum. Tamam. UseState'in kütüphanesi yüklü değilmiş. UseState'in kütüphanesini yüklüyoruz. UseEffect de yüklü değildir. Onu da yüklüyoruz. Ve bunları yüklediğim için bir de neye ihtiyacım var benim? UseSilent'a. Hemen bunu da söylüyoruz. Tamam. Evet, tamam. Diyalogumuz şu an gelmedi. Problem yok. Bakacağız ona şu an. Alert open is open on change. Zaten diğer tarafta biz bunlara değerlerini de vermedik. O yüzden dolayı bir şey gelmedi açıkçası. Problem yok. Şimdi şuraya diyelim ki are you sure diyelim yani. Ya da absolute emin misin? Zaten yazmış aslında bize bir şey. Hatta buradaki bu yazı da durabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi buradaki şu özelliklere, şu cancel özelliğine mesela on click diyelim. Normalde on click yaptığı zaman ne olacak? On close diyecek. Yani kapatma işlemini çalıştıracağım ben. Ve aynı zamanda bunun normaldeki ilk işlemi aslında disabled loading olacak. Ya ben loading'de diğer taraftan bir değer gönderdiğim zaman ilk başta şöyle diyelim. İlk mesela true değeri göndereceğim. İşlem bittiği zaman false yapacağım. Bu şekilde bu cancel butonu artık çalışmayacak. O yüzden dolayı ne yapıyorum? Bunu burada bu şekilde söylüyorum. Sonra yine aynı şekilde bu continue dediğim arkadaşa da yine aynısını yapacağım. Şöyle aynı şekilde gelip kopyalayayım. Ama burada da ne diyeceğim? On close değil, on confirm diyeceğim. Bu şekilde söyleyeceğim. Tamam. Şimdi gelelim bu bizim page sayfamızdaki model arkadaşımıza. Şimdi bizim bu model arkadaşımızın hiçbir değeri yok. Control space diyorum. Is open özelliğini direkt şu şekilde söyleyebilirim. Loading özelliğini şimdilik true diyelim. Hatta ona da bir şey demeyelim. On close özelliğine şimdilik şöyle diyorum. Daha sonra buna bakacağız zaten. Şöyle, tamam. Başka on confirm özelliğini de yine aynı şekilde şöyle. Evet. Gördüğümüz gibi bu alanımızda tamam. Şu an burası continue bu şekilde geldi. Şöyle tekrar gelip bakalım. Boolean. Şöyle yapmamız gerekirse loading eşittir süslü parantez true dersem şu an olmadı loading. Bir daha bakalım. Disable özelliğine loading dedik.
O zaman bunu çalıştırmak için ne diyeceğiz? Şöyle tekrar bir daha bir bakalım. Alert modal. Şimdi şöyle olacak, mantığımız şu şekilde. Şu an bunun ikisi de sönük. Normalde o loading, yani şey diyor, false olacak. Şöyle false yaptığımızda gördüğümüz gibi geliyor. Ama true olduğu zaman bana sönük olacak. Yani başlangıçta birisi olacak, bitişte diğeri olacak şekilde ne yapacağız? Biz bunu ayarlayacağız. Aslına bakarsanız tam tersi daha mantıklı gibi de duruma göre bir bakarız, olmazsa bir düzenleme yaparız buraya. Ama şu an için true veya false'da zaten çalıştığını görebiliyoruz. O yüzden dolayı bir sıkıntımız yok. Modallarımızı da bu şekilde ekledik. Başka ne ekleyeceğiz? Şimdi ben bu modalları aynı zamanda tüm sayfalarda kullanmak istiyorum. Özellikle kendi yazmış olduğum şu modalı tüm sayfalarda kullanmak istiyorum. Bunu da şey için kullanacağım. Normalde benim bir store modalım olsun. Benim herhangi bir ürünüme geldiği zaman, tıkladığım zaman bir modal açılmasını istiyorum. O yüzden dolayı bir tane yeni bir şey yazacağım. Bir durum yönetimi için bir klasör oluşturacağım. Tekrar gelelim şöyle, app component. Şöyle buraya olduğu yere, boş yere bir tane hooks diye bir klasör oluşturayım. Bu klasörün içine de use store modal diye bir modal oluşturacağım ve burada kullanacağım bir kütüphane olacak. Öncesinde onu eklemem gerekiyor. Zustand şu. Şunun EPM'den şöyle sitesine geliyorum. Durum yönetimi için kullanılan bir kütüphanedir bu. Biz de yine ne yapacağız? Bunu gelip kullanacağız. Şöyle hemen yüklensin. Tamam. Şimdi ilk olarak diyeceğim ki ben import şöyle süslü parantez create şöyle buraya bakalım, vardır büyük bir ihtimalle. Şunu kullanacağız. Tamam. Sonra diyeceğim ki yine şöyle bir rafc yazayım. Ya da rafc yazmayalım. Şöyle yapalım. Kendimiz yazalım. Şimdi şöyle diyeceğim. Öncesinde interface diyeceğim. Diyeceğim ki use store modal store diyelim. Ve şöyle bir süslü parantez açayım. Şimdi bunun içinde yine benim is open değerim olacak. Ben tüm sayfalarda yönetmek istediğim için özellikle bu durum yönetimini yazıyorum. Daha sonra bu durum yönetimine erişeceğim. Yine yapacağım işlemler aynı aslında gördüğümüz gibi. Daha sonra yine aynı şekilde on close, bu değerlere tüm sayfalardan erişebilmek için. Evet. Bunu aynı şekilde söyledim. Sonra tekrar geliyorum buraya, diyeceğim ki export const use store modal eşittir create use store modal store. Bu şekilde bir parantez açıyorum, bir parantez daha açıyorum ve set diyorum. Sonrasında şu parantezden şöyle kayıyorum, bir parantez daha açıyorum, bir süslü daha açıyorum, süslü, ve bunun içine ne istiyorsam diyorum. Şimdi burada ben Zustand'da bunun durumlarını söyleyeceğim. Diyeceğim ki is open'ın normal değeri false olacak. Ama on open çalıştığı zaman, o zaman şunu yapacaksın sen, set is open true diyeceksin. Ve bir de bunu kapatmamız gerekiyor yine aynı şekilde. On close yazdık zaten yukarı. Aynısından şöyle kopyalayalım. Şurayı on close olarak değiştirelim. Buraya da false diyelim. Biz bunu neden yaptık? Çünkü modalımızı açıp kapatabilmemiz için her sayfada, bu yüzden dolayı bunu kullandık. Onun dışında şimdi bir store modal yazacağız hemen. Şöyle tekrar geliyorum. Modalımı bulalım. Nerede? Component modal. Hemen içine gelelim. Diyelim ki store modal nokta tsx ve burada yine bir rafc diyelim. Store modal diyelim. Tamam. Şimdi normalde bizim çok fazla bir şeyimiz olmuş olsaydı, formlarla ilgili işlemimiz olsaydı bir form şema ile ilgili bir dosya oluşturabilirdik.
Ama şu an sadece büyük bir ihtimal burada işimiz olacak. Duruma göre daha sonra taşıyabiliriz. Bizim öncelikle bir form şema, yani bir validation işlemleri de yapabilmemiz için bir form şemaya ihtiyacımız var. Bunun için de yüklemem gereken bir ZOT var. İsmi ZOT Server. ZOT'tu değil mi? ZOT Server npm. Şöyle tekrar bulalım. Evet, şöyle bakıyorum. Şu arkadaşı yüklüyorum. Sadece bunu yüklemek de yetmiyor bu arada. Bakalım bir. Şunu şöyle bulmuşken alayım bu arada. Şöyle atayım buraya. Tamam. Bir de bununla birlikte şu var. Ama bunu da aynı şekilde kütüphanesine yüklenmesi gerekiyor bu ZOD'un. Hemen geliyorum, bu ZOD'u da aynı şekilde yüklüyorum. Normalde işte ifadesi bu genellikle Z ile birlikte kullanılır. O yüzden biz de yine aynı şekilde hiç bozmadan devam edeceğiz. Şimdi bununla ilgili öncelikle bir form şema oluşturarak başlayalım. Diyelim ki form şema olsun ismi. SCHMA eşittir z nokta object, bir parantez açıyorum, süslü parantez açıyorum ve içinde sadece bir name elemanımın olacağını söyleyeceğim ve diyeceğim ki bunun içindeki eleman string ve minimum bir karakter almak zorunda diyeceğim. Burada bir yanlışlık yaptım sanki. String, evet şöyle olacak, min, tamam geldi. Daha sonra bir karakter diyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi form şemamızı falan ekledik ama şimdilik bu dursun. Bizim asıl amacımız bunu tüm sayfalarda çalıştırmak. O yüzden dolayı öncelikle şuraya sadece bir modal yazalım. Modal. Şöyle modalımı aynı şekilde gelip ekliyorum ve modalımı kapatıyorum. Daha sonra bu modala yine aynı şekilde vereceğimiz türleri olacak tabii ki. Mesela title diyelim ve diyelim ki create store, yani bir mağaza oluşturmak için bu şeyi öncelikle kullanacağız ve mağazamızın ismini oluşturmak için bunu kullanacağız. Aslında şimdi form şemamızı falan yazdık ama bu öncelikle tüm sayfalara çalıştırabilir hale getirelim öncelikle bunu. Bizim burada name'de oluşturduğumuz alan aslında bizim mağazamızın ismi olacak. Yani ben birden fazla mağaza yönetmek için ne yapacağım? Bu şekilde bir store oluşturacağım. Öncesinde hemen şöyle tekrar geleyim ve buraya diyeyim ki modal diyerek benim şu modal kütüphanemi ekleyeyim ve sonrasında buradaki title değerine diyelim ki create store diyelim mesela. Sonra tekrar gelin description bölümüne add a new store diyelim. Sonra tekrar geleyim is open özelliğine benim store modaldaki, ama store modalımı tabii ki öncesinde gelip burada söylemem gerekiyor. Yani diyeceğim ki const store modal eşittir use store modal. Yani yazmış olduğumuz modalla birlikte ne yapacağız? Bunu kullanacağız. Bunu tabii ki kullanırken şuna ihtiyacımız olacak. Büyük bir ihtimal use silent, yine aynı şekilde gelip ekleyelim. Sonra diyeceğiz ki store modal nokta is open, bu bunundur. Yine aynı şekilde ben bunu kapatmak istediğim zamanda da diyeceğim ki on close store modal nokta on close diyeceğim. Bu şekilde bir tanımlama yapacağım. Daha sonra buranın içine bir tasarım yapacağız. Şimdilik form diyelim. Şimdi şöyle baktığımız zaman şöyle sayfamızı yenileyelim. Bir compile etsin. Şu an için tabii ki zaten biz bu store modalı vesaire çağırmadık. Ama ben bunun tüm sayfalarda aynı zamanda olmasını istiyorum. O yüzden dolayı şunu yapacağım. Geleceğim burada ilk başta. Yeni bir dosya oluşturacağım ve dosyamın ismi providers olsun. Ve tekrar geleyim içine, diyelim ki modal provider nokta tsx diyelim. Sonra şöyle tekrar roughc diyelim. Şimdi benim yine aynı şekilde store modalı
buraya eklemem gerekiyor. Yani bu yazmış olduğum store modalı buraya eklemem gerekiyor. Öncesinde şöyle bir şey tanımlayalım ya da şurada hazırı var zaten, hiç tanımlamayalım. Şöyle bakıyorum. Şunun aynısını şu şekilde yine geleyim burada söyleyeyim. Şimdi modal provider'dan dolayı bir hata almışız. Şöyle yapalım tekrar. Rafc diyeyim. Elimi kaldırmadan modal provider diyerek şunu tekrar yeniden yazayım. Ve şunu tekrar geleyim buraya kopyalayayım. Use state'in kütüphanesini yukarı ekleyelim. Use effect'in kütüphanesini ekleyelim. Ve yukarı aynı şekilde use silent diyelim. Şimdi bunu yazdıktan sonra yine bunlar vesaire tamam okey. Şimdi benim bu modal provider'ımı geleceğim burada. Pardon, modal provider'ım diyorum. Store modalımı burada çağıracağım ve daha sonra bu çağırmış olduğum bu sayfayla birlikte ne yapacağım? Bunu tema dosyasında, yani daha doğrusu layoutumda tanımlayacağım ya da page'imde tanımlayacağım. Tüm sayfalarda erişmek istediğim zaman buna rahat bir şekilde erişebileceğim. Store modal şöyle yazıyorum. Şöyle kapatalım. Buraya kadar tamam. Şimdi bu yazmış olduğum modal provider artık geleyim. Şöyle tekrar gelip bakalım. Hooks UI neredeydi? Evet, app'in içindeki layout'uma geliyorum ve burada şu an neyden dolayı hata aldık? Tamam, şu an bir şey sıkıntı yok. Burada müsait bulduğumuz bir yere Children'ın üstüne tanımlayabiliriz mesela. Tekrar geleyim şöyle diyelim ki modal provider diyerek bunu buraya ekleyelim. Tamam. Şimdi tekrar geleyim şu page sayfama, şöyle tekrar yeniden bir bakayım. Şimdi şu page sayfamda birazcık değişiklik yapacağım öncelikle. Yani ben bunları tamam okey rahat bir şekilde erişeceğim ama page sayfamda da bunu bir söyleyelim. Hemen şunları şuradan şöyle bir kaldıralım. Diyelim ki öncesinde const on open diyelim ve eşittir use store modal ve durumu state nokta on open'sa bunu atayacak ve aynı şekilde const, tabi bunları yanlış yerde yazıyorum. Return'ün üstünde yazmam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geleyim. Diyeceğim ki const is open eşittir use, yine aynısından kopyalayayım şöyle. Buraya da is open diyerek bunları birer değişkene ekleyeceğim. Const is open bir sıkıntısı var gibi. Evet, parantez sıkıntısı var gibi. Şurada evet, şunu şöyle tekrar yeniden bir daha bir bakalım. Is open, tamam. Buna da aynı şekilde is open. Nerede diyor hata? Return'dan kaynaklı acaba olabilir mi? Şöyle tekrar düzeltsem bakalım. Evet, bir sıkıntı yok gibi aslında ama renkleri de bir tuhaflık olduğu için birazcık şey yaptım. Tamam, bir bakalım. Eğer ki bir hata alırsak ona göre tekrar duruma göre yeniden bakarız. Şimdi tekrar geleceğim buraya. Diyeceğim ki use effect. Sonra tekrar bir parantez açayım. Şöyle diyeceğim ki if eğer ki is open'sa o zaman değilse daha doğrusu on open durumunda olacak ve sürekli güncellenecek yerde şu şekilde olacak. Is open virgül on open diyeceğim. Ve return'ümde de hiçbir şey döndürmeyeceğim aslında. O yüzden dolayı şöyle tekrar gelelim. Return null diyelim. Evet. Şu şekilde artık bir create new store'umuz var. Böyle kapatmak istesem de şu an tam olarak gördüğümüz gibi kapanmıyor. Ama biz burada bir oluşturacağımız formla birlikte mağazamızı artık ekleyeceğiz. Ve bu şekilde bu yapımızı söylemiş olacağız. Evet, şu bölüm şu an için tamam gibi. Şimdi mantığımız şu şekilde olacak. Create store diyor ya, buraya geleceğiz. Bir tane input alanı oluşturacağız. Zaten bunun Z şemasını yazdık.
Burada store'umuzun, mağazamızın ismini söyleyeceğiz. Daha sonra diyeceğiz ki submit diyeceğiz ve diğer sayfaya geçerek mağazamızla ilgili işlemleri yapacağız. Birden fazla mağazanın yönetimi için ne yapacağız? Normalde giriş yaptıktan sonraki karşımıza çıkan sayfa bu olacak. Aslında bu şekilde yeni bir mağaza ekleyebileceğiz. Şu an için bunu bu şekilde yapmış olalım. Bir de rotalarımızı şöyle ufaktan ayarlamaya başlayalım. Tekrar geleyim. Şöyle bir klasör oluşturayım. Ve klasörün ismi root olsun. Ve buradaki şu page.tsx'i direkt sadece buraya taşıyayım. Onun dışında başka şu an için yapacağım bir şey yok. Şöyle import diyor. Buna no diyelim biz. Tamam. Şöyle tekrar yeniden bir projemi durdurup yeniden başlatayım. Bir hata almayalım. Maksat evet, compile ediyor. Tamam, bu şekilde geliyor. Bir sıkıntımız yok. Evet, şimdi artık store modulumuzdaki şurada yazmış olduğumuz formu yazalım. Şimdi öncelikle bir tane toast yükleyeceğim. Toast ne işimize yarayacak derseniz şöyle mesela basayım. Şu şekilde bana bir hata mesajı olduğu zaman bunu vermesi için şu an önden bunu da yüklemek istiyorum ve bunun provider'ını yazayım. Aynı zamanda formumu oluşturayım. Sonra formumda aynı zamanda onSubmit özelliği olacak. Eğer ki formumda herhangi bir hata olduğu zaman ne yapacak bana? Bu toast menü çalışacak. O yüzden dolayı bunun da yerini belirleyelim. Daha sonra API ile ilgili ayarlarımızı yapacağız. Yani bir API yazmaya başlayacağız. Ve burayı daha sonra ona göre dolduracağız. İlk başta bu toast'u yüklemem gerekiyor. Bunun için şöyle bakalım. Yarn diyor. Sıkıntı yok. Şunu aynı şekilde şöyle kopyalayayım. Projemi durdurayım. npm install ve şunu şu şekilde yazayım ve toast'u bu şekilde yükleyeyim. Sonrasında ben bu toast'la aynı diğer tarafta olduğu gibi her taraftan erişmek istiyorum. Hemen npm run dev diyeyim. Öncelikle bununla ilgili şöyle bir toast provider sayfası yazarak başlayayım. Hemen geliyorum buraya, new file diyeceğim ki toast provider.tsx. Bunu başta yapıyorum ki çünkü birden çok fazla yerde hata mesajı vermemiz gereken yerler olacak. Bunlara console.log ya da ne bileyim işte başka hata mesajları yazmakla uğraşmayalım. Direkt bunları bize ne yapsın? Bu toast arkadaşımız halletsin. Kullanabilmemiz için şu şekilde örnekleri vesaire de var. Hatta bunun bir de dokümantasyonu var şurada GitHub'da. Buradaki GitHub'daki dokümantasyonda da faydalanabiliriz. Bizim ihtiyacımız olan şey tam olarak aslında şu. Şunu şu şekilde kopyalıyorum. Hatta şu toast'ta da burada ihtiyacımız şu an için yok. Daha sonra burada diyeceğim ki export const toast provider şeklinde söyleyelim. Parantez aç kapa. Şöyle süslü parantez. Return ve şöyle diyeceğiz ki toaster. Şunu şu yukarıda yazmış olduğumuz şu toaster'ı burada çağırıyoruz. Sonra geleceğiz bunu ne yapacağız? Layout sayfamızda gelip söyleyeceğiz. Yani yine bütün sayfalarda olabilir sonuçta bu şey. O yüzden dolayı yerini yine burada aynı şekilde söyleyeceğiz. Modalımızın üstüne yazabiliriz. Ya da altına da yazabiliriz. Eğer yerini beğenmezsek daha sonra değiştiririz. Şu şekilde toast provider'ımı da yazıyorum. Bütün sayfalardan erişebilirim. Tabi şu anlık hatalık bir durumumuz yok. Ama daha sonra ihtiyacımız olacağı için şimdiden oluşturmuş olalım. Sonrasında tekrar bunları madem oluşturdum, şu formumun eksik olan kısmını hemen tamamlayalım. Modal store modal. Tamam. Şimdi ilk olarak yukarıda bir iki tane bir şey tanımlayarak başlayacağım. Diyeceğim ki bunu ekledik, tamam. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki benim normalde burada bir loading işlemim vardı hatırlarsanız. Burada diyeceğim ki set ya da şöyle loading virgül set loading diyeceğim. Ve ben yine diğer tarafta olduğu gibi burada ekleyeceğim şeylere diyeceğim ki arkadaşım işim bittiyse ne yapacaksın bunları? True ya da false şeklinde ayarlayacaksın. Zaten benzerini yazmıştık. Şimdi normalde biz burada bir tane z şeması ekledik. Bunun içindeki değerlere erişmek isteyeceğim ben. Yani bir form yazıyorum ve bunun içindeki değerlere erişmek isteyeceğim. O yüzden dolayı form eşittir use form react hook'u ekleyeceğim ve sonra z nokta infer diyeceğim ve daha sonra
z infer şöyle bunun içinde yine tekrar bir tane daha açıyorum. Type of yukarıda yazmış olduğum form şema diyerek bunu da burada söylüyorum. Şöyle süslü parantez. Tamam. Bunu bu şekilde söyledim. Sonra diyeceğim ki resolver eşittir zot resolver. Daha önce eklemiştik bunun kütüphanesini. Şu an kullanıyoruz artık. Form şema diyeceğim. Ve daha sonra default value diyeceğim ve iki nokta süslü parantez ve diyeceğim ki benim burada içeride sadece bir tane mağaza ismi oluşturabilmek için bir name'e ihtiyacım olacak diyeceğim. Tamam. Aşağıdaki ifademe yine aynı şekilde name şeklinde oluşturmam gerekiyor ki ne yapayım? Burada hata almayayım. Eğer name şeklinde söylemezsem bunun name'ine yani şeyine o zaman bana ne diyecek? Arkadaşım diyecek. Name yazmışsın ama ben bu değere erişemiyorum diyecek ve bize bir sürü konsolda hata gösterecek. Şimdi birazdan zaten bunu da ek olarak göreceğiz zaten göstereceğim. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şeyi de kullanalım. Tost'u da kullanalım. Öncesinde bir const on submit diyeceğim. Şimdi ben aşağıda bir form kullanacağım. Form kullanacağım için de hemen şöyle bir değerlerle ilgili şöyle bir şey yazıyorum. Diyeceğim ki z infer yine aynı şekilde verilere erişebilmemiz için, tiplerine erişebilmemiz için form şemamı yazıyorum. Ve sonrasında şöyle süslü parantez tamam. Şimdi burada mantığım şu şekilde olacak. Diyeceğim ki arkadaşım try catch. Şimdi normalde try ekranında bizim ne yapmamız lazım? Bir API'ye bir yere bir istek atmamız gerekiyor. Ama istek atmadan önce ilk yapacağım şey aslında benim set loading'imi true yapmak. Yani bu ne demek? Şimdi normalde bizim biz bunların ne özelliğine şey yazıyoruz? Disable özelliğine true yazıyoruz. Yani bizim bu işlemimiz bittikten sonra disable özelliği true olacak ve pasif duruma gelecek. İlk yaptığımız şey istek atmadan önce bir daha istek olmasın diye hemen ilk başta onu ne yapıyoruz? True diyerek pasif hale getiriyoruz. Sonra burada ne yapacağız? API istek yapacağız. Şimdilik boş. Sonra catch kısmımız var. Tamam. Catch kısmında da yapacağım şey şu olacak. Diyeceğim ki toast kütüphanesi yukarı doğru mu eklendi? Kontrol edelim. Tamam doğru. Diyeceğim ki bu toast'un error özelliği varmış ve bu özellikle birlikte burada şeyde olduğu gibi şuradaki örnekte bakalım error evet şu şekilde bana x ile birlikte ne yapacak bir yazı çıkacak ve diyeceğiz ki something went wrong diyerek hatamızı burada direkt söyleyelim. Tabi şu an için bunları bu şekilde yazıyoruz, duruma göre bir düzenleme yaparız. Sonra bununla işimiz bitti okey. Bize ek olarak sonra işi bittikten sonra final'ı diyecek ve set loading false diyerek tekrar kullanılabilir hale getirecek. Bir bakarız duruma göre bunu daha sonra olmasa kaldırabiliriz. Şimdi normalde formumuzu çalıştırdık ama ikinci defa kullanmak ister miyiz istemez miyiz ona göre duruma göre bir bakar. Duruma göre bunu olmazsa kaldırırız. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi gelelim buradaki şeyimize, form işlemimize. Şimdi hemen buraya geliyorum. İlk olarak bir tane div'in içinde çalışacağımı söyleyeceğim. Ve bu div'in içinde çalışırken bir tane div class name ekleyelim. Ve bu div class name'e de diyelim ki boşluklar için space yukarıdan aşağı boşluklar için. Gerçi bir tane elemanımız olacak ama şöyle y6 diyelim. Daha sonra py2 ve padding bottom 6 gibi bir değer verelim. Sonra tekrar gelelim şuraya. Bir de yine burada tekrar şöyle bir class name yazalım. Space y6'dan buraya da ekleyelim. Beğenmezsek sonra duruma göre boşlukları değiştiririz. Şimdi kullanacağım şey UI form. Yani bunu bu şekilde yazacağım. Sonrasında buraya diyeceğim ki bir süslü parantez nokta form diyeceğim. Bu şekilde ekleyeceğim. Ve sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki form şöyle yapalım. Şimdi şu yukarıdaki yazmış olduğumuz onSubmit özelliğini kullanacağız. Bu formu arkadaşın elemanlarına erişebilmemiz için şu şekilde kullanıyoruz. Diyoruz ki form onSubmit daha sonra bunun içinde diyoruz ki tanımlamış olduğumuz formun
handle submit'i ama benim on submit'im çalışacak diyoruz. Şöyle bir yukarı bakayım, doğru mu yazdım? On submit, tamam. Bunu kontrol edelim, yanlış olmasın. Tamam. Bunu bu şekilde söyledik. Sonra tekrar geliyorum. Bu form field diye bir arkadaşı varmış bunun. Bunun içine daha doğrusu bu bizim aslında neyimiz olacak? Input alanımız olacak aslında. Buraya diyorum ki control form control ekliyorum. Sonra name özelliği eşittir name. Bak bu da zaten geldi. Şimdi render özelliğini ekleyeceğim, sonra bir parantez açıyorum. Süslü parantez açıyorum. Ve bunun içine de field yazıyorum. Ve tekrar geliyorum burada. Şuradan sonra bir parantez açıyorum. Ve burada ne tanımlamak istiyorsam söyleyeceğim. Tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki bir form item'ım var benim. Bu form item'ın içinde bir form label olsun ve bu label'da name yazsın. Ve tekrar gelelim, bir form kontrol istiyorum ben. Ve bunun içinde olacak şey de input'um olacak. Şöyle bunu bu şekilde ekliyoruz. Ve bunun disabled özelliğine benim yukarıda yazmış olduğum loading'imden gelecek. Ve bunun placeholder'ını da yazabiliriz. Diyelim ki komerce diyelim şu şekilde. Tamam. Şöyle birazcık yana doğru kaydırayım, siz de rahat görün. Komerce ya da şöyle yapalım daha rahat olması için. Şöyle. Tamam. Sonrasında bir de buna benim nokta field demem gerekiyor ki içindeki verilere rahat bir şekilde erişeyim. Tamam. Şimdi şunu şu şekilde bir kaydedelim bakalım, bir hatamız var mı? Şu şekilde gördüğümüz gibi geldi. Şimdi şunu göstereceğim öncelikle. Bu isimler neden önemli? Şimdi ben buraya yazdığım zaman gördüğümüz gibi hiçbir hata yok. Şimdi eğer ki ben buradaki name'in n'sini büyük yapayım. Tekrar geleyim bir şey yazayım. Ops, gördüğümüz gibi hata oluyor. Yani benim yapmış olduğum bu form şemamla burada name özelliği söyledim ve burada default value değerlerine ne dedim? Names dedim. Use form kullandım. İkisinin de aynı isimde olması gerekiyor. Eğer ki olur da bu hatayı görürseniz a component is changing, bilin ki bunlarla ilgili bir hata yapmışsınız demektir. Tamam. Şimdi tekrar bunu eski haline çevirelim. Şuradaki hatalarımızı silelim. Tekrar içine bir şey yazdığımızda bir sıkıntı yok. Artık ben bunun içindeki veriye aslında erişebiliyorum. Şu an tabii ki on submit etmiyoruz. On submit ettikten sonra olmazsa şuraya da deriz ki console.log diye verilerimizi aslında okuyabiliriz. Yani name değerinde ne yazıyor vesaire görebiliriz aslında. Tamam. Şimdi ya da buna göre tekrar bir şey yazmamız gerekiyor da şimdi kalabalık yapmayalım o konuda. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Yeniden bir tane div oluşturayım. Ve bu divin içine de iki tane buton oluşturarak devam edeceğim. Buton uniform, tamam. Burada cancel yazsın. Ve tekrar bir tane daha aynı şekilde bir buton daha oluşturayım. Ve bunun içinde de continue yani devam et yazsın. Evet, hiçbir şey gelmedi. Bakalım. Evet, varyantlarını vesaire yazmadığımız içindir büyük bir ihtimal. Şöyle bir varyant yazalım. Ve varyantına da şöyle yazmamız gerekiyor gerçi. Secondary yazalım bakalım. Acaba yanlış yere mi yazdık bunları? Şöyle bir bakalım. Form, div. Şimdi şurada bir form field var. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bu form field normalde bu divler bunun içinde olmayacak. O yüzden dolayı şöyle tekrar bakacak olursak şu form field'ı şurada bitireyim. Şunu şuradan şöyle sileyim. Tekrar bakalım. Evet, gördüğümüz gibi geldi. Tamam, bir sıkıntı yok. Form field'ı burada bitirdik. O yüzden dolayı bunu yani tekrar gelip ya da burada kapatacağım da gerek yok. Bu şekilde olsun direkt. Tamam, varyant bunu bu şekilde ekledik. Bu da tamam bu şekilde. Tabi hizaları falan vesaire birazcık düzgün olmadı. Bunları düzeltelim öncelikle. Ve da şöyle bir bakalım. Varyantı secondary dedik buna. Ya da hangisi bu? Cancel mı? Cancel için güzel gibi. Continue için de bu da güzel gibi. Bir sıkıntı yok gibi.
Yine biz bir varyant isterseniz verelim her ihtimale karşılık. Şöyle tekrar bakalım. Default desin. Ama bunun özellikle bir type özelliği var. Bu type özelliğine benim kesinlikle submit demem lazım. Neden? Çünkü submit işlemi yapacağım ben. O yüzden dolayı bunun işlemine ise şunu demem lazım. Diyeceğim ki on click store modal'ın içindeki on close, yani kapatma işlemimi bu şekilde ne yapacağım? Yapacağım. Tamam. Buraya kadar tamamız. Başka neyimiz kaldı şimdi? Bunları hizalaması vesaire kaldı. Ama şey özelliklerini eklemedik buraya. Bunda olduğu gibi disable özelliklerini eklemedik. Yine disable özelliklerini şu şekilde ne yapıyorum? Bunlara kopyalıyorum. Tamam, buraya kadar okeyiz. Şimdi gelelim bunun tasarım işlerini hemen halletmeye. Diyelim ki div class name padding top, ya birazcık zaten çok bitişik. İlk başta padding top verelim şöyle. Padding top 9 diyelim. Daha sonra space x ekseninde ikisinin arasındaki boşluk için x2 diyelim. Flex olsun bunlar. Yan yana olabilsinler. Item center ortalı olsun. Ama justify end, yani bu tarafa doğru yaslı olsun diyelim. Bakalım ne oldu. Tamam, bir sıkıntı yok. Her ihtimale karşılık her platformda çalışsın diye ve full diyelim. Şunu şöyle kapatalım. Tamam, şöyle küçültüp büyütelim. Tamam, bir sıkıntımız yok. Şu create store tamam güzel duruyor da ben şu başlığı bir düzelteyim hemen buradayken. Tekrar geleyim. Create store at a new store. Tamam. Tamam, şunu da şu şekilde ayarlamış olalım. Forumumuzla ilgili artık işlemlerimiz bu kadar. Artık bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bizim veri tabanı ile ilgili ayarlarımızı yapıp daha sonra burada continue'ya bastığımız zaman bizim yukarıdaki submit, yani on submit'i, bu yazmış olduğumuz bu on submit'teki API'ye bir istek atmamız gerekiyor. Atmış olduğumuz istek sonrasında eğer ki hatalı bir şey alıyorsak bunu ve finally son olarak da bunu yapması gerektiğini söyleyeceğiz. Şimdi artık veri tabanı ayarlarımızı yapalım. Şimdi şunu unuttuk aslında burada. Şöyle sayfamı tekrar yenileyeyim. Yeniledikten sonra fark ettim. Tekrar şöyle bir daha bir gelsin. Şimdi continue diyorum. Name, evet bu şekilde geliyor. Ama buranın bir hatalı olduğunu göremiyoruz. Bunu da hemen ekleyelim buraya. Şöyle geliyorum. Burada form kontrolün altına tekrar geleceğim. Bir tane form mesaj ekleyeceğim. Madem biz o kadar Z şeması vesaire yazıyoruz, aynı zamanda validation işlemlerimizi de burada bu şekilde halletmiş olalım. Tekrar continue diyorum. Diyor ki string must contain bir characters gibi bir hata veriyor. Neden bu hatayı veriyor? Çünkü biz yukarıda söylemiş olduğumuz değerde, yani burada bunu söylüyor. 2 yaparsam ben bunu tekrar gelip bakalım. Gördüğümüz gibi 2 karakter. Bunlar şeyle birlikte hazır gelen şeyler, Z ile birlikte, Zot'la birlikte gelen şeyler. Bunları değiştirmek için normalde bir Z şeması vesaire yazabiliriz. Bunu Messenger projesinde yapmıştım sanırım. İstiyorsanız oradaki projemin GitHub dosyalarında bakabilirsiniz. Orada Z şeması vardı. Yok pardon. Next Out projemde yaptım. Oradaki Z şemasına bakabilirsiniz istiyorsanız. Aynı zamanda eğer ki bu mesajları kişiselleştirmek isterseniz yine kişiselleştirebilirsiniz ama ben şu an için onlarla uğraşmayacağım. Evet, şimdi veri tabanı ayarlarımızı yaparak başlayacağız. Öncesinde yüklemem gereken birkaç tane paket var. Hemen projemi durdurup onları yükleyeyim. Yine bağlantı ayarımız için Prisma kullanacağız. Şöyle hemen diyelim ki npm d Prisma. Şimdi Prisma'yı kullanmamızın en güzel yanlarından bir tanesi, hangi veri tabanını kullanırsanız kullanın hiç fark etmez. Kodlarımız neredeyse aynı. O yüzden dolayı Prisma kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra npm install add Prisma silent diyerek bunu da yükleyeceğim. Sonra bir tane de Prisma dosyası oluşturacağım. Şimdi onun içinde npx prisma init.
Şimdi ben bu zamana kadarki projelerimde MongoDB, PostgreSQL kullandım. Bu sefer de MySQL kullanacağım. Hepsinden farklı farklı kullanmaya çalışıyorum. Normalde AWS'den kullanacaktım şeyi ama ne yazık ki kullanamıyorum. Yani izin vermedi MySQL'e. Ve ücretsiz bir tane yine aynı şekilde buldum. Kullanacağımız şey web sitesi şu. Siz yine isterseniz başka bir tane kullanabilirsiniz. Planet Scale diye. Buraya bir giriş yaptıktan sonra bir database oluşturabiliyoruz. Bir tane kart tanımlamanız gerekiyor ama burada hobi paketini buradan kullanabiliyoruz. Şimdi ilk olarak ben burada hobi paketini seçtiğimi söyleyeceğim ve database'ime bir isim vereceğim ve Ecomerge diyeceğim. Buradaki ülke vesaire bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Create database diyerek bir veri tabanı oluşturacağım. Burada gördüğümüz gibi bir sürü veri tabanı var. Bunlardan birini seçiyoruz. Ve diyeceğim ki MySQL ve bana burada bir tane password name ve bir şeyler söylüyor. Create password diyelim. Burayla da çok fazla işimiz yok açıkçası. Bizi veri tabanı öncelikle oluşturmasını bekliyorum. Veri tabanı oluşturduktan sonra dashboard'a gideceğiz çünkü. Evet, veri tabanı oluştu galiba, gitti. Go to the dashboard diyorum. Şu şekilde bir sayfa geliyor karşıma. Generating diyor, bir şeyler oluşturuyor, işte yapıyor. Burada connect bölümüne tıklayacağım. Ben buradan Prisma'yı seçeceğim ve bunun içinde bir tane parol oluşturmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı new password ve create password diyeceğim. Buraya parolam geldi. Aynı zamanda parolam buraya da işlendiğinden emin olun. Çünkü bağlantı ayarımız için bu gerekli. Bunun için tekrar geliyorum. Şema Prisma dosyamı açıyorum. Pardon, ilk başta environment dosyamı açıyorum. Bana bir sürü açıklama satırıyla bir şeyler gelmiş. Bunlar Prisma ile birlikte gelen şeyler. Bunların tamamını buradan temizleyebiliriz. Biz zaten veri tabanı ile ilgili ayarlarımız burada. Ya da hatta şöyle geri alayım öncesinde. Diyor ki Prisma init diyor, kullanabilmek için diyor bunları falan vesaire yapabilirsin. PostgreSQL neye destekleri varmış burada, bunları da görebiliyoruz. PostgreSQL, MySQL, SQLite, SQL Server, MongoDB bunlarla çalışabiliyormuş, bir sıkıntısı yokmuş. Bunları da hatta evet, bunlarla çalışabiliyormuş, sıkıntı yok, tamam. Tekrar şunları aynı şekilde buradan böyle sileyim ve tekrar bunları buraya ekleyeyim. Sonra Şema Prisma dosyamız var. Bunu da aynı şekilde gelip kopyalayalım. Şema Prisma dosyamızı burayla bu şekilde değiştirelim. Burada diyor ki environment içinde database URL diyor. Evet, database URL, bir sıkıntı yok. Tamam. Artık veri tabanı bağlantı ayarımızı yaptık. Şimdi gelelim hemen bir tane şema yazarak başlayalım. Şimdi normalde benim burada create next sayfamda bir tane ne dedik? Create store dedik. Yani ilk başta mağazamızı oluşturacağız. Bunun için diyeceğim ki model store süslü parantez, daha sonra bir id, şöyle birazcık kaydırarak gideceğim ve diyeceğim ki string, hatta şöyle birazcık daha kaydıralım bunu. Tamam. Diyeceğim ki id string at id. Sizde bu değerler gelmiyor olabilir. Eğer ki gelmiyorsa şu eklentiyi yüklemeniz gerekiyor. Yani birazcık faydalanabilmek için. Bunu eğer yüklerseniz daha hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Evet, yani şu at default vesaire gelmiyor olabilir. Bu Prisma'ya ait olan uzantılar için kullandığım eklenti. Daha sonra diyeceğim ki otomatik artış için uit kullanacağız ve otomatik bize ne yapacak? Bir şeyler oluşturacak. Daha sonra mağazamın bir ismi olacak. Şöyle hizalı gidelim. String olsun. Daha sonra bu mağazayı oluşturan bir kişi olacak. String diyeceğim. Ve daha sonra bu mağazama benim ekleyeceğim şeyler olacak. Şu an için aslında diğerlerini eklememe gerek yok. Daha sonra dahil edebilirim. Ama şunu ekleyelim. Diyelim ki create at, yani mağazamın oluşturulma tarihi datetime ve at default now diyeceğim. Tamam. Sonrasında updated at ve ona da diyeceğim ki datetime at updated at. Bunları bu şekilde ekliyorum. Tamam. Şimdi başka modellerim olacak benim. Daha sonra bu modellerle store'u ilişkilendireceğim. Çünkü yani bir mağazanın neleri olabilir, işte ürünleri olabilir, kategorileri olabilir, color'ları, order'ları,
Bir sürü şey olabilir. O yüzden dolayı şimdilik burada temel olarak bunu bir oluşturalım. Sonra şöyle bunu tamam yazdık. Şöyle lib klasörüne geliyorum. Benim bu veri tabanına bir erişebilmem gerekiyor. Yani ben istek atacağım ya. Normalde ayarlarımızı yaptık. Bir de benim bu database'e erişebilmem gerekiyor. Bununla ilgili hemen buraya Prisma db.ts diye bir dosya yazacağım. Aslına bakarsanız bu dosya standart. Yani benim diğer projelerimden de aynı şekilde alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle bir sayfa açmıştım. Burada örneği var mı acaba diye şöyle bir bakayım. Evet, şu an göremedim örneğini ama bu dosya aslında benim bütün projelerimde aynı standart bir dosya. Şimdi olmazsa tek tek yine aynı şekilde yazacağım. Const değil, pardon. Şu importla şunu ekleyeyim öncesinde. Evet, şimdi diyeceğim ki declare global diyeceğim. Diyeceğim ki var Prisma, daha sonra eşittir Prisma silent undefined diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki const'umun ismi Prisma db olsun ve eşittir global dis nokta Prisma ya da new Prisma silent diyeceğim. Sonra diyeceğim ki eğer process nokta environment nokta not environment şu şekilde yazarsam tamam, production diyeceğim ve sonrasında diyeceğim ki global dis nokta Prisma eşittir Prisma db diyeceğim. Sonra bunu export edeceğim ki her yerden erişebileyim. Prisma db. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi bir API yazarak başlayalım. Hemen daha önce API klasörü oluşturmuştuk. API'mizin içine store diyelim. Ve bir tane daha klasör oluşturayım. Şöyle A olsun sadece. Yok. Geri A'yı silsin. API'nin içine şöyle bir tane A oluşturayım. Şöyle alt alta üst üste durmasınlar şu an diye. O yüzden oluşturdum. Daha sonra root nokta ts diyerek bir dosya oluşturuyorum. Şimdi ben buraya artık API'mi yazacağım. API'mi yazarken bazı şeylere ihtiyacım var. Öncelikle import Prisma db diyerek şu şekilde ne yapacağım? Veri tabanımı çağıracağım. Artık veri tabanıma bununla erişeceğim. Bağlantıma erişeceğim daha doğrusu. Daha sonra import süslü parantez out diye bir tane kütüphane var. Clerk'in. Biz zaten hazır bir out işlemi yaptık. O yüzden dolayı Clerk'in bu out işlemiyle kullanıcı girişine vesaire diğer verileri eriteceğiz. Daha sonra diyeceğiz ki import süslü parantez açayım next response diyeceğim bir de. Bunu da ne için kullanacağız? Gelen sonuçlar için, yani dönen değerler için. Evet. Hemen bir tane export ESYNC function. Function'ımın ismi post olacak ve burada da diyeceğim ki rec, yani request'in reg'i ve tipi de kim olacak? Request olacak. Güzel. Sonra burada bir try catch işlemi yapacağım. Tüm API'lerimizde try catch işlemi yapmamız gerekiyor. Çünkü kullanıcıya bir hata vermek bazen güvenlik açığı vermekle aynı değer olduğu için. Daha sonra diyeceğim ki const user id diye bir şey tanımlayacağım. Bu nereden geliyormuş? Out'un içinden geliyormuş. Bunu user id değişkenine atayacağım. Sonra const body diyeceğim ve body içinde diyeceğim ki await request'ten gelen JSON dosyasındaki verileri al, bunu body değişkenine ata. Sonra const name diyeceğim ve bu name bu arkadaş da nereden alacak bu name'i? Body'nin içinden alacağını söyleyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki user ID var mı? Bir giriş var mı? Eğer ki yoksa bana diyecek ki next response virgül tekrar süslü parantez status 403 diyecek. Güzel. Şuraya da ne mesaj istiyorsak onu yazabiliriz. Out horizon şöyle olması lazım. Tamam.
Sonra tekrar bundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Ve diyeceğiz ki name. Eğer ki name yoksa o zaman name is required desin. Ve 400 desin bu sefer. 403 giriş yok hatası. 400 de normal tüm hatalar işte. Bu şekilde yazıyoruz. Sonra const store diyorum. Ve eşittir. Await Prisma DB'imdeki şu an için store geldi mi? Geldi de emin olamadım. Öncesinde şunu yapalım. npx Prisma DB push diyelim. Evet, şunu bir push edelim bu arada. Hem veri tabanımız ne yapıyor bir görelim. Şöyle tekrar gelelim. Evet, running generate diyor. Tamam. Şöyle bir sayfamı yenileyim bakalım ne göreceğim, ne bir şey görebileceğim mi? Bakalım. Open Web Console. Burada nerede acaba? Evet, query'lerim burada bu arada gözüküyormuş galiba. Tamam. Bunları biz normalde ne yaptık? Yazdık. Bizim yerimizde şey oluşturdu. Şu an bir yere tıkladım. Bu query geldi. Hemen şuradan dashboard bakalım. Şuradaki tables sanırım. Şuraya tıkladığım zaman evet store'u burada görebiliyorum. Bu şekilde bir veri tabanımız var şu anda. Bakalım şöyle tekrar yeniden şöyle bir tıklayalım. Burada branches vesaire diyor. Tamam, verilerimizi oluşturduktan sonra nereye oluştuğuna tekrar yeniden bakarız. Büyük bir ihtimal buraya bir yere oluşuyordur. Tamam. Şimdi bunu yazdık. Diyeceğim ki tekrar projemi bu arada bir yandan ayağa kaldırayım. npm run dev. Daha sonra diyeceğim ki store. Bakın store'da bu sefer farklı geldi. Başında şeyle birlikte geldi. Çünkü şey yapabiliyor yani bağlantı ayarımız okeyse ve şey varsa geliyor. O yüzden dolayı ben de özellikle öncesinde yaptım ki hata yapıp yapmadığımı bu şekilde ben de takip etmeye çalışıyorum en azından. Daha sonra diyeceğim ki create tekrar parantez süslü parantez sana bir data gelecekmiş arkadaşım. Bu datanın içinde bir name ve bir de user ID olacakmış. Ve sen de ne yapacakmışsın? Bununla birlikte yaratacakmışsın, oluşturacakmışsın. Create diyoruz yani. Tamam. Sonra işin bitti mi arkadaşım? O zaman ne yapacaksın? Sen bana bu değerleri JSON formatında vereceksin. Buraya kadar tamam. Eğer ki bir hata alırsan o zaman yani bir şey olabilir sonuçta. Console.log'a bir hata mesajı yaz. Şöyle tık tık yazalım mesela. Diyelim ki error diyelim. Bunun ismine de diyelim ki post error store diyelim. Tamam. Sonra tekrar gelelim aynı şekilde. Diyelim ki return new next response ve buraya da diyelim ki bu sefer ne hatası olduğunu hiç anlamadığımız için 500 diyelim ve buraya da interval error server hatası gibi bir hata yazalım. Bu da tamam. Artık geriye ne kaldı? Benim buraya bir istek atmam kaldı. İsteği nereden atacağım? Buradan atacağım. Bunun için bulmam gereken sayfayı hemen gelip şuradan bulalım. Neredeydi benim bu sayfam? Hooks component modal store modal. Tamam. Burada ne yapacağız? Şuraya zaten yazmıştık. Geleceğiz buradan bir istek atmaya çalışacağız. İstek atabilmemiz için de bir Axios'a ihtiyacımız var. Şöyle hemen gelip yazayım Google Axios. npm şuradan vardır büyük bir ihtimal. Öncelikle yine bunu gelip kurayım. Hemen projemi durdurdum. Şöyle Axios. Tamam, tekrar npm run dev. Şöyle hemen bir bakayım importu vesaire var mı kolayda. Evet, şunu şöyle gelip alıyorum. Benim store modalımın üstüne bir yere yapıştırıyorum. Sonra burada diyeceğim ki hemen silelim API'yi. Const response eşittir await axios nokta post virgül
şöyle values, yani şurada yazmış göndereceğimiz değerleri biz burada values olarak almıştık on submit'te, o yüzden dolayı ne yapacağız? Values'umuzu burada söyleyeceğiz. Sonra nereye istek atıyoruz? API'min içindeki store muydu, stores muydu? Bakalım şöyle bir. Store yazmışız. Yine aslında şey yapalım biz bunun ismini. Rename diyelim. Stores yapalım biz bunun ismini. Çünkü için birden fazla mağaza için yapıyoruz ya, bu şekilde olsun. O yüzden böyle olsun, ismi daha mantıklı olur. Evet. Sonra diyeceğim ki console.log bana response eden gelen datayı yazdır arkadaşım diyeceğim. Tamam. Bakalım ne oldu, ne bitti. Hemen şöyle sayfamı yeniliyorum. Konsol sayfamı açıyorum. Burası bir compile olsun bakalım. Ne oldu, ne bitti? Birlikte bir bakalım. Evet, tekrar şöyle yenileyelim. Tamam. Diyelim ki mağaza ismi mağaza. Continue diyelim. Evet. Bir istek attı. API Store'a bir istek attığını söylüyor ve başarılı bir şekilde olmuş ki bana sonuçlar bu şekilde geldi. Hatta bakarsanız update et tarihi vesaire de oluştu. Hemen gelip şuradan tekrar yeniden bir buraya bakalım. Burada nerede görebiliyoruz acaba? Tekrar şöyle gelip bakalım. Ecomerge branches create table. Burada atmış olduğum isteği görebiliyorum. Orası mı, pardon. Evet, şurada görebiliyorum galiba. Name burası. Şöyle tekrar bir gelip yeniden bunun yerini bulmaya çalışayım. Şöyle tekrar 1'e tıklayayım. Store. Evet, burada göremiyoruz galiba. Birazcık aradım ama şöyle yapalım hemen. Farklı bir yöntem kullanalım. Normalde kaydımız oluştu ama biz bu kayıtları kullanmak yani bakmak isteyebiliriz. NPX Prisma Studio şöyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, olmazsa tekrar internetten gelip bir bakarız. Evet, yanlış hatırlıyormuşum. NPX Prisma Studio şöyle yazalım. Evet, şu şekilde bakalım hemen. Şöyle bir kullanabilmemiz için bir şey yüklememiz gerekiyor sadece. Evet, bulabilirsek. Bir tire yokmuş. Şöyleymiş. Tamam. Evet, bu şekilde yaptığımız zaman store ve buradan tüm kayıtlarımızı aynı zamanda görebiliriz. Aynı zamanda güncelleyebilir ve değiştirebiliriz. Yani silebiliriz ya da. Bu bizim işimize en azından yarar. Gördüğümüz gibi delete record. Yani eğer ki kullanmış olduğunuz veri tabanı şeyinde böyle bir özellik yoksa Prisma bize çok güzel bir şekilde bir de stüdyo sağlıyor. Buradan bunu da takip edebiliriz. Biz şu an başarılı bir şekilde mağazamızı oluşturduk. Şimdi mağazamızı oluşturduktan sonra bir de eğer ki kullanıcı mağazayı oluşturduktan sonra kapatıp gidip başka bir sayfaya geçmek isteyebilir. Yani mağazayı oluşturdu artık ya da mağazanın bir sayfasına gitmek isteyebilir. Bunun için öncelikle ufak tefek ayarlar yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi şöyle tüm projemizi kapatalım. Normalde bizim kullanmış olduğumuz şey ne? Localhost 3000. Şimdi eğer ki ben buraya gelip dinamik bir tane URL oluşturursam, hemen şöyle gelip oluşturayım mesela. Diyelim ki dinamik URL'den kastım tam olarak bu. Yani köşelerinde bir parantez olan bir URL. Yani tekrar gelip ben buraya page.tsx dersem, şu şekilde rafce dersem ve tekrar gelip buraya slash 1, 2, 3 fark etmez ne olursa olsun bir şey yazarsam beni başka bir sayfaya göndermesi lazım. Şu an projemi durdurmam lazım, pardon. npm run dev diyerek yeniden ayağa kaldırayım. Aynı anda iki sekme unuttuk biz onu. Şöyle tekrar gelelim. Tekrar bakalım. Şöyle baktığımızda artık dinamik sayfam bu. Yani ben kullanıcı eğer ki mağazayı oluşturduysa, yani burada işi bittiyse artık diğer sayfaya geçmesi gerekiyor. Bunu duruma göre eğer ki hiç mağaza olmamışsa otomatikman localhost 3000'de açacak. Ama mağazası varsa direkt mağaza bölümünde açması gerekiyor. Bunun için layout ayarları yapmamız lazım. Hemen şöyle yapalım. Normalde bizim bu store ID'mizi de bir tane böyle bir klasöre taşıyalım. Diyelim ki klasörümüzün ismi
şöyle dashboard olsun. Çünkü neden klasöre taşıyorum? Hem toplu bir yapı olması için hem de ben bu dashboard'un içine bir layout yapısı oluşturacağım. O yüzden dolayı bunu ne yapacağım? Geleceğim buraya taşıyacağım. Tamam. Sonra bu sayfamın içine bir tane de şöyle tekrar gelelim dashboard'un içine, hatta dashboard'un içine değil store'un içine daha doğrusu new folder diyeceğim. Pardon. New file diyeceğim ve diyeceğim ki layout.tsx diyeceğim. Tamam. Sonra tekrar gelip buraya diyeceğim ki rafc ve layout'umu ayarlayacağım. Bir tek bu layout'umu değil aslında, benim bir de buradaki normal layout'umu da aslında ikisini de ayarlamam lazım. Şöyle yapalım şimdi. İlk olarak şu layout'umuzu ayarlayarak başlayalım. Ya da nasıl yapalım? Şimdi bizim şurada bir tane de root layout'umuz var. Ama root'umuz var. Root normalde neydi bizim? Page sayfamızdı. Tekrar buraya da geleyim. Buraya da bir tane new file diyeyim. Buraya da bir layout.tsx diyelim. Zaten ben bunu söylediğim anda benim bu localhost 3000 hata verecek. Bunun içi boş diyecek çünkü. Ve şu şekilde yazdığımda bu gelecek. Ve burada ayarlarımı yapacağım. Diyeceğim ki arkadaşım herhangi bir mağaza varsa, kullanıcı giriş yapmışsa şunu şuraya gönder diyeceğim. Ve şimdi hemen söyleyelim. İlk olarak benim burada kesinlikle kullanmam gereken şey Prisma DB. O yüzden kütüphanesini hemen ekliyorum. Sonra yine kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı bunun kontrolünü yapmam gerekiyor. Şöyle out diyelim ve Clark.js ile şunu da söyleyelim. Sonra biz burada ne kullanıyoruz? Layout yapısı kullanıyoruz. Bir children yapısı kullanmam gerekiyor ki bu sayfanın içeriğini görebileyim. Bu yüzden dolayı burada yeni bir tane hemen interface yazacağım. Diyeceğim ki şöyle yapalım. Root, evet bu ismi de kullanmak istemiyorum. Sıkıntı oluyor root layout kullandığımız zaman, o yüzden dolayı root demeyelim ya da layout root diyelim. Tamam, böyle olsun. Tamam. Sonra tekrar geleceğim. Interface diyeceğim ki layout root props. Bu isim yani ben bu şekilde yazıyorum ama buraya başka bir şey de tabii ki yazabilirsiniz. Onu da söyleyeyim sadece. Children diyeceğim ve eşittir React Node diyerek bunu ekleyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Buraya süslü parantez ve layout props, props ve buraya da children'ı ekleyeceğim. Sonra buraya tekrar gelip children'ı yazdığım zaman zaten otomatikman yine gördüğümüz gibi formumuz geliyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi burada gelelim işlemlerimizi yapmaya. Öncelikle diyeceğim ki const user id eşittir. Nereden gelecek? Out'tan gelecek. Eğer ki yoksa o zaman user id, bunu ne yapmamız gerekiyor? Bir sayfaya yönlendirmemiz gerekiyor. Redirect diyelim. Next navigation şöyle. Diyeceğiz ki benim sayfam neydi? Şöyleydi sanırım. Signin olması lazım. Tamam. Bir hata varsa daha sonra düzeltiriz bunu. Önemli olan şu an onu söylemek. Const. Daha sonra diyeceğim ki store await Prisma DB nokta store nokta find first. Bir tane ne yapacak? Değeri getirecek ve bu kullanıcıya ait bir kullanıcının da mağazasını kaydettik ya. Bu kullanıcıya ait bir tane mağazanın değerini alacağız biz. Ve sonra da diyeceğiz ki almış olduğumuz bu değerle if store, eğer ki bir sıkıntı yoksa redirect diyeceğiz. Şöyle bir süslü parantez, pardon tuhaf tırnak ve şöyle dolar süslü parantez ve diyeceğiz ki store'daki ID'yi al diyeceğiz. Yani kullanıcının bir tane mağazası varsa kullanıcıyı oraya yönlendirmesini söyleyeceğiz. Ama tabii biz bir hata aldık. Hatamızı bir görelim. Prisma DB Store burada diyor. Kütüphanesini yükledik biz bu arkadaşın. Böyle tekrar gelelim. Bir daha bir ekleyelim. Evet.
await kullandığım için benim burada bir yerde yukarıda şey demem lazım. ASYNC demem lazım. Şöyle bakalım. Const layout diyoruz. Children. Şuraya ASYNC eklesem düzelir mi? Ne diyor? Not store ID. Evet, şu şekilde bir şey geldi. Normalde aslında bizi bir sayfaya yönlendirdi. Evet. Ama yönlendirdiği sayfada herhangi bir şey olmadığı için şöyle tekrar yenileyim. Evet. Bunu kaydetmemişim, o yüzden dolayı. Şu an gördüğümüz gibi bizi bir sayfaya yönlendirdi. Bizim normalde şu an bir mağazamız olduğu için bizi yönlendirdi. Ama şöyle ya da no diyeyim. Neyse şey yaptı. Tekrar mesela npx Prisma Studio diyeyim. Buradaki kaydımı sileyim. Şöyle tekrar delete record, delete diyelim. Tekrar gelelim. Buradaki tabi sayfamı tekrar yeniden çalıştırmam lazım. Şunu şöyle yapacağım ben. npm run dev. Şöyle tekrar split terminal, PowerShell yan yana dursunlar. Duruma göre Prisma Studio bir yanında, buradan da çağırabileyim diye. Tamam. Tekrar geleyim. Localhost 3000 girişim olduğu için beni otomatikman nereye yönlendirecek? Bir tane mağaza oluşturma bölümüne yönlendirecek. Mağaza diyelim tekrar yine ismine. Continue diyeyim. Evet, continue dedik. Mağazayı oluşturdu. Mağazayı oluşturduktan sonra yönlendirme işlemini yapmadı. Şunu bir kaldıralım. Bir hata yoktur umarım. Şöyle tekrar sayfamı yukarıdan yenileyeyim. Evet, buraya yönlendirdi. Bir sıkıntı yok. Tamam, yönlendirme ile ilgili şey kısmında sanırım küçük bir sıkıntı olmuş. Orayı çözeriz zaten. Nerede o hatamız? Şöyle gelip bakalım. Modas. Şurada evet, biz burası API, evet, console.log demişiz biz buraya. Burada benim ne yapmam lazım normalde? Kullanıcı bir de yönlendirmem lazım. Bunun için sayfayı yenileyerek yönlendirme yapsın. Yani herhangi bir sıkıntı yaratmasın bize. Uğraşmayalım hiç. Diyelim ki assign, şöyle tekrar şöyle bir süslü parantez diyeceğim ki response'den gelen datada içindeki ID diyeceğim. Tamam. Sonra tekrar geleyim. Şurada np gelecek mi acaba? Tamam. npx Prisma Studio. Tamam. Aynı anda iki tane sekme açtık. Tekrar gelsin. Bunu tekrar yeniden gelip silelim. Delete. Test edelim yani, maksat orayı da. Tekrar geliyorum burada. Sayfamı geldim. Diyelim ki mağaza olsun adı. Continue diyorum. Beni direkt bu sayfaya yönlendirdi. Güzel. Benim artık yapmam gereken ne kaldı? Bu layout sayfasıyla birlikte benim artık yani işlemim tamam, mağaza oluşturma işlemim tamam, başarılı bir şekilde. Artık benim buraya bir navbar veya işte diğer şeyler oluşturarak hem layout yapılandırmam hem de tüm şeyi ayarlamam lazım. Şimdi normalde bu arada buradaki layout yapısı da yani şuradaki layout yapısı da buna çok fazla benzer olduğu için bunu da yazalım. Yine şuradan şöyle geleyim, aynı şekilde şunları kopyalayayım ve buraya ekleyeyim. Çünkü bizim yine aynı şekilde burada da aynı şekilde kontroller yapmamız gerekiyor yani. Aynı zamanda yine children'larımızı vesaire göstermemiz gerekiyor. Şuraya da root props değil şey diyelim, layout root değil burası, ne burası, store props diyelim. Store ID props diyelim ve buraya da store ID şöyle yazalım. Tamam. Bu tamam. Sonra tekrar gelelim. Buradaki şu yapmış olduğumuz şu işlemleri yine aynı şekilde söylememiz gerekiyor. Şunu aynı şekilde gelip kopyalayayım. Şuraya şöyle ekleyelim. Tamam. Şunun ismini düzeltelim. Şu an bu da tamam. Sonra tekrar gelelim. Buradaki şu user ID eğer ki giriş yapmamışsa think first kısmını ve store kısmını alalım aynı şekilde. Buraya ekleyelim. Nasıl ekleyeceğiz bakalım. Return'ün üstüne ekleyeceğiz. Burada sadece küçük bir farkımız olacak.
Eğer ki kullanıcının hiçbir mağazası vesaire bir şey yoksa o zaman beni yönlendireceği yer ana dizilim olacak. Yani mağaza oluşturma sekmesi. Bunu da burada bu şekilde söyleyeceğiz ve sıkıntı olmayacak. Ve burada da benim göstermem gereken şey ne? Children'ım, yani diğer sayfaları oluşturacağım yapım. Bunu bu şekilde söyleyeceğim. Şimdi hemen bir de bunu test edelim. Şu an biz normalde bu sayfadayız. Prisma Studio'mu açtım. Şöyle sayfamı bir yenileyim. Sonra geldim. Bunu buradan sildim. Delete dedim. Buraya gelelim. Şöyle yukarıdan Enter'a basacağım şu an için ve gördüğümüz gibi buraya yönlendirdi. Artık başarılı bir şekilde mağaza oluşturabiliyorum ve ilgili sayfaya yönleniyorum. Artık yapmam gereken şey ne? Bu dashboard sayfasının içinde devam edebilmek. Evet, şimdi nav menümüzü yapalım. Şimdi nav menü için öncelikle hemen bir tane komponent oluşturacağım ve diyeceğim ki navbar.tsx. Daha sonra şu şekilde rafça yazacağım ve bu navbar'a benim nerede erişmem gerekiyor? Dashboard, yani giriş yapan kullanıcıların store ID'lerinden sonra burada erişmem gerekiyor. Buradaki layout'uma tekrar geleceğim ve diyeceğim ki navbar. Evet, bunu bu şekilde ekledim. Komponentimi bu şekilde yukarıda tanımladı. Ve şöyle tekrar bakalım. Navbar ve page bu şekilde geldi. Şimdi benim burada bir sürü sayfam olacak. Ben burayı o yüzden şöyle gruplayarak devam edeceğim. Şimdi store ID'nin içine tekrar yeniden geliyorum. Bir tane klasör oluşturuyorum. Yine açıklama şeklinde olacak bu klasörüm. İsmi pages olsun. Bu pages'ın içine tekrar gelelim. Bir tane settings dosyam olsun. Yine tekrar pages'ın içine gelelim. Billboard sayfam olsun ve bunların içine birer tane page.tsx ekleyelim. Şöyle hemen düzeltelim bunları. Tamam. Settings'imizde de aynı şekilde page.tsx ve diyelim ki rafce settings diyelim. Tamam. Bunları bu şekilde oluşturdum. Şimdi gelelim navbarımızın tasarımına. Şimdi normalde ben burada bir logo alanı, menü ve aynı zamanda burada çıkış işleminin olması için bir şey kullanacağım. Onun için ilk başta şöyle yapalım. Bu diyelim ki burayı birazcık şeye benzetelim, header'a benzetelim. O yüzden dolayı buraya bir border bottom ekliyorum ve bir shadow md ekliyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle küçük bir gölge ile birlikte geldi. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane daha div ekleyeceğim ve bu divin içinde tasarımlarımı yapmaya çalışacağım. Öncelikle div class name diyelim ve flex diyelim ve item center diyelim ve padding 4 diyerek birazcık orayı büyütelim ve px4 ile de sağdan soldan boşluklar verelim. Tamam. Sonra tekrar gelelim. Ben yan yana şeyler kullanacağım için buraya flex dedim zaten. O yüzden dolayı şöyle 1, 2, 3 diye tane navbarı yan yana yazdırayım. Şimdi ben bu navbarlarımdan şu en sondakine ml auto diyerek bu tarafa atacağım. Ve daha sonra tekrar geleceğim ve diyeceğim ki Clerk'in user button diye bir özelliği var. Bunu kullanacağım ve kütüphanesine ekleyeceğim. Şu şekilde artık giriş çıkış işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bunu bize Clerk sağlıyor zaten. Tamam. Şimdi bu buradaki alanda logoyu ekleyeceğim. Diğer alanda da benim menülerimi ekleyeceğim. Menülerim için yeni bir tane komponent oluşturarak devam edeyim. İsmi şey diyelim. Menü diyebiliriz aslında. Sıkıntı yok. Menü diyelim. Menü.tsx diyelim. Daha sonra tekrar gelin şu şekilde rafce. Tamam. Şimdi benim bu menümde öncelikle bir iki tane şey yazacağım. Şimdi normalde ben şunu istiyorum. Benim burada menülerimi yan yana tamam dizeceğim. Ama hangi dizindeysem, mesela şu an ben buraya iki tane sayfa ekledim. Burada slash settings dediğim zaman şöyle slash settings dediğim zaman bana ne yapacak? Buradaki settings'in stili diğerlerinden farklı olacak. Muhakkak diğer sitelerde görmüşsünüzdür. İşte bütün renklerin siyah olduğunu düşünelim. Ama settings sayfasındaysam buranın kırmızı olduğunu görürüz. Aynı mantıkla bunu kullanabilmek için öncelikle bir iki tane şey tanımlayacağım. İlk tanımlayacağım şey const path name. Neden? URL'i alabilmek için bunu kullanacağım ve use path name diyeceğim. Ve bunu kullanabilmem için de benim öncelikle buraya use silent eklemem gerekiyor. Hemen use silent'ımızı ekleyelim. Sonra const params diyeceğim ve eşittir use params diyeceğim.
Bu bizim ne işimize yarayacak? Ben hangi mağazadayım? Bunu kontrol edebilmem gerekiyor. Daha doğrusu URL'lerimi ayarlarken buna göre ayarlayabilmem gerekiyor. Şimdi mesela ben şöyle söyleyelim. Şimdi benim buradaki değeri almam lazım ki sondaki settings'i de ekleyip diğer sayfaya yönlendireyim ya da billboard'u ekleyip diğer sayfaya yönlendirebileyim. Yani benim şuradaki şu değeri bir şekilde almam gerekiyor. Bu değeri almak için de params kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Hemen şöyle birlikte bakalım. Console.log, daha sonra params nokta bizim buradaki klasörümüzün ismi neyse onu yazıyoruz. Klasörün ismi ne? Store ID. Neden? Çünkü dinamik bir ID kullandığımız için ve ben her seferinde bu karışık mağaza ismini yazamayacağım için, o yüzden dolayı ne yapıyorum? Buradaki dinamik olan klasörümün ismini söylüyorum. Tamam. Şöyle tekrar bakalım. Sayfamızı yenileyelim. Şöyle tekrar bakalım. Gerçi buraya yazdık ama gelmeyebilir. Şöyle konsoldan bakalım. Şöyle tekrar bakalım. Evet, menüyü şu an içine herhangi bir yere eklemedik. Hemen şuraya geleyim, tekrar menüyü ekleyeyim öncesinde. Diyelim ki menü. Tamam. Pardon, menü yazmayalım biz bunun ismine. Gördüğümüz gibi lookit bilmem bir şey geldi. Böyle bir ikon varmış herhalde. O yüzden dolayı bu geldi. Ya da menü şu şekilde seçmem gerekiyor. Şöyle yapalım tekrar. Yeniden bakalım. Ve şu an gördüğümüz gibi ben artık bu değeri alabiliyorum. Yani ben değerlerime erişirken ne yapacağım? Param store id diyerek erişeceğim. Tamam. Bunu öğrendiğimize göre bunu buradan silebiliriz. Sonra const routes diyeceğim. Yani rotalarımı burada söyleyeceğim. Rotalarımı bir JSON formatında söyleyeceğim. Ve söylerken de 3 tane değerim olacak. Diyeceğim ki ilk değerim href olsun. Ops, yanlış bir şeye baktım. Şöyle şu tuhaf tırnaktan, daha sonra diyeceğim ki süslü parantez paramsın içindeki store id slash işte setting sayfamıza gidecek. URL'im bu şekilde olacak. Çünkü ne yaptım ben? Bunu bu şekilde oluşturdum. Sonra tekrar geleceğim. Burada diyeceğim ki label, bunu yazdıracağım alan olarak düşünebilirsiniz. Yani text'im settings diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki aktif, eğer ki pet name eşitse buna, o zaman ne yapacaksın? Farklı bir, yani bu değerle birlikte, bu aktifin kontrolüyle birlikte ben farklı bir class yazarak ne yapacağım? Kullanacağım. Şimdi zaten birazdan bunu birlikte göreceğiz. Şu an bir hata aldığımı söylüyor. Label'ın orada virgülleri unutmuşuz. Hemen şuralara virgül ekleyelim. Bunlar da düzelsin. Şuradan tekrar bir tane daha virgül ekliyorum. Bir de billboard için aynı şekilde bu alanı ekleyelim. Evet, şöyle. Evet, bunları ne yaptık? Bu şekilde söyledik. Tamam. Şimdi gelelim artık buradaki menülerimizin tasarımını yapmaya. Şu an gördüğümüz gibi sadece menü yazıyor. Bu yukarıdaki değerleri ne yapacağız? Döndüreceğiz. Bunun için şu divleri buradan sileyim. Burada bir nav kullanalım biz. Şöyle kapatalım ve tekrar gelelim. Burada bu nav'ın bir class name'i olsun. Ve diyelim ki mx 4 olsun, flex olsun, itemler ortalı olsun, boşluklar içinde space x4 diyelim, bu şekilde yazalım. Sonra tekrar gelelim. Bir süslü parantez açıyorum. Yukarıda yazmış olduğum root'ları burada map ile döndüreceğim. Döndürürken de her bir elemanın isminin artık root olduğunu söyleyeceğim ve şu şekilde yazacağım. Pardon, tırnakla şundan değil, şundan yazacağız. Tamam. Şimdi bunun içine tekrar gelirsem ve içine bir tane div yazıp şöyle yazarsam, benim burada 2 tane değerim var. 2 defa bundan yazacaktır ve 2 defa bundan yazdı. Şimdi ben burada bir link yapısı kullanacağım. O yüzden dolayı şöyle link next linki yükleyerek başlayacağım ve bunun içeriğinde root'un içindeki ne olacak? Label olacak diyeceğim. Evet, şöyle bakalım. Bir şeyden dolayı hata olduğunu söyledi. Root label. Href vermedik galiba. Ondan dolayı evet, href vermediğimiz için hata verdi. Şöyle tekrar gelelim buraya. Diyelim ki href
root'un içindeki href diyeceğim. Şöyle yazalım. Bakalım. Tamam. Şimdi şöyle sağa tıklayacağım. İncele diyeceğim. Şöyle bir bakalım. Bir tane hatam olacak. Özellikle göstermek istiyorum bu hatayı. Bakalım ne diyor. Şimdi burada diyor ki arkadaşım diyor, sen eğer bir map işlemi kullanıyorsan diyor, muhakkak diyor kullanmış olduğun map işlemleriyle ilgili bir key tanımlaman gerekiyor diyor. Bu key dediğimiz olayı eğer tanımlamazsanız sürekli Google Chrome'un orada burada hata verecektir. O yüzden de hoş bir görüntü olmayacak. O yüzden burada birbirinden farklı olarak kullanabileceğimiz ne varsa, bizim şu an hreflerimiz birbirinden farklı. Ne yapacağız? Bunu geleceğiz burada söyleyeceğiz. Şöyle sayfamı tekrar yenileyeyim ve hatamın gitmiş olduğunu göreceğiz. Bu da tamam. Sonra tekrar gelelim. Burada bir class name işi yapacağız. Diyeceğiz ki div class name. Şimdi class name'e gitmeden önce benim linkimin çalışıyor olması lazım. Billboard'a şöyle tıkladım. Billboard'a gittik. Billboard sayfasındayız. Billboard oluşturmuştuk zaten. Settings'e tıkladım. Settings'teyim. Şimdi ben diyeceğim ki arkadaşım, normalde bir class name kullanacağım ve bunun içinde birleştirme işlemi olarak clsx kullanmam gerekiyor. Ama ben shotgun kullandığım için, shotgun'la ilgili işlemler yaptığım için bana hazır bir şekilde aslında clx'i yüklemiş. Diyor ki ben burada diyor clx'i kullandım zaten diyor, ekledim diyor ve artık kullanmak istiyorsan diyor cn ismiyle kullanabilirsin diyor. Ben bunu senin için yükledim, ayarladım diyor. Biz de artık ne yapacağız? Diyeceğiz ki cn'yi kullanacağız. Ama cn'nin kütüphanesini de eklememiz gerekiyor. Ctrl space yaparak yukarı ne yapıyoruz? Cn'nin kütüphanesini de ekliyoruz. Sonra burada diyeceğim ki mantık şu şekilde olacak. Şuradan şöyle tekrar bir enter atayım. Burada yazacağız. Şunu şöyle küçülteyim. Şimdi mantığımız şu şekilde. Ben şurada normal olması gereken stillerim neyse bunları yazacağım. İşte ne olabilir? İşte text sm diyelim. İşte fontumuz medium olsun. İşte hover özelliğimiz olsun. Bir de yazımızın rengi olsun tabi. Text ne diyelim? Text slate 500 diyelim. Hover özelliği de text slate 800 diyelim mesela. Şöyle tekrar gelip bakalım. Evet. Şimdi aktif olan sayfanın farklı olmasını istiyorum. Şu an benim aktif sayfam hangisi? Setting sayfası. O yüzden dolayı burada diyeceğim ki root'un içindeki aktif eğer ki varsa bunu yapacaksın. Eğer aktifse yani bunu yapacaksın, değilse bunu yapacaksın şeklinde bir tanımlama yapıyorum. Aktifse eğer text red 700 desin mesela. Şöyle tekrar bakalım. Nav'ın burada bir hata olduğunu söylüyor. Şöyle bakalım. clsx root aktif. Şuna ekledikten sonra hata aldık. Şuradaki virgülümüzü unuttuk. Şunu ekleyelim. Düzelecektir. Evet. Gördüğümüz gibi setting sayfasındayım. Kırmızı oldu. Billboard'a tıkladım ve billboard'umun da bu şekilde olduğunu görüyorum. Şimdi bu renk birazcık şey olacak. O yüzden dolayı şöyle red böyle daha koyu 950 yapalım. Belirgin bir şey olsun. Ama bu da hiç olmadı. Şöyle birazcık daha açık yapalım. 900 diyelim. Tamam. Bu şekilde yazmış olalım. Ve bu diğer durum için de isterseniz başka bir şeyler yazabilirsiniz. Text muted foreground diye şöyle bir özellik var. Bunu ekleyebiliriz. Tamam. Evet, pek aslında belli olmadı renklerden dolayı font medium, font semi bold desek. Evet, renklerden dolayı pek şey olmadı. Slate neyse, çok fazla uğraşmayalım tasarımla. Ya da şunu sadece 700 yapayım. Direkt başka bir renk. Tamam, olduğu belli zaten. Tamam. Şu şekilde oldu. Şimdi buraya kadar işlemimiz tamam artık. Artık ne yapacağız? Yeni rotalar ekledikçe geleceğiz. Burada söyleyeceğiz. Bunlarla ilgili işlemimiz bitti. Şimdi gelelim buradaki logo işlemimize. Logo işlemimiz için Shotgun'a geliyoruz. Şimdi Shotgun'da şöyle yapacağız. Benim burada bir komandım var. Bu komandı kullanacağım. Yani şunları şu şekilde kullanmak istiyorum. Ama bunu kullanırken de şurada bir popover var. Bunu kullanacağız. Bu open popover'de şöyle tıkladığımız zaman şöyle bir ekran açılıyor. Buna tıkladığım zaman bir ekran açılsın. Okey.
Ama ne açılsın? Command açılsın isteyeceğim. Bunun ikisini ne yapacağım? Birleştireceğim yani. O yüzden dolayı bunların ikisini de teker teker yüklüyorum. Şimdi birleştirme işlemi birazcık ufak tefek ayarlar yapmamız gerekecek. Halledeceğiz onu da. Bunu bir yükleyelim öncelikle. Bu hangisiymiş? Popover. Tekrar gelelim. Komandı bulalım. Evet, şunu şuradan şöyle tekrar npm, bunu da ne yapıyorum? Ekliyorum. Şimdi bunun için hemen yeni bir tane şey oluşturalım ve onu da daha sonra ne yapacağız? Diğer sayfada tekrar çağırarak aynı şekilde kullanacağız. Diyelim ki store switcher tsx ve şöyle roughc diyerek bunu ekleyeceğim ve ismini store switcher diyelim. Şu şekilde olsun. Tamam. Daha sonra projemi şöyle tekrar ayağa kaldırayım ve burayı yapmaya başlayacağım. Şimdi öncelikle bana bunların kütüphaneleri lazım. Bunları şöyle kopyalayarak devam edeyim. Şunu kopyaladım. Sonra şeyi kopyalayalım. Bunu gelip kopyalayalım. Şöyle bakayım. Şu az tasarımlı olanlardan kopyalayacağım. Burada. Şöyle şunu kopyalayacağım ve şu ilk olarak bunu kopyalayarak başlayayım. Burada şunu gelelim buraya alalım ve daha sonra burada navbarımızda bunu çağıralım. Şimdi navbarımda ben bunu çağırırken de aynı zamanda bunun içinde bir neleri çağırmam gerekiyor? Mağazalarımı çağırmam gerekiyor. Önce bunun ayarını yapalım isterseniz, daha sonra hiç uğraşmayalım. Önce diyeceğim ki const süslü parantez user id diyeceğim ve nereden gelecek? Bu benim out'umdan gelecek. Ve diyeceğim ki eğer ki daha önce zaten yapmıştık, user id yoksa ne yapacaksın beni o zaman? Redirect diyerek next navigation beni yönlendireceksin diyeceğim. Nereye yönlendirecek? Sing'ına yönlendir beni diyeceğim. Ama eğer varsa o zaman const stores diyelim ve diyelim ki await prisma.db.store.findMany, yani tüm mağazaları getir. Bu kullanıcıya ait mağazalar ama istiyorum. Onun içinde where süslü parantez user id diyelim. Tamam. Şimdi burada await kullandığım için buraya da async eklemek zorundayım. Bu da tamam. Şimdi gelelim bunu aynı şekilde burada çağıralım. Ne var? Store switcher. Bunu burada yani bunu çağıralım diğer tarafta. Ama bunun aynı zamanda şeyin de olması gerekiyor. Bir props'un da vesaire eklememiz de gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi normalde bir tetikleyici vesaire kullanacağım için iki şeyi birleştireceğim için şu mantıkla şunu yazacağım. Diyeceğim ki type popover trigger daha doğrusu trigger props olsun bunun ismi, eşittir react nokta component props without reference diyeceğim ve diyeceğim ki type of trigger diyerek bunu söyleyeceğim. Sonra interface diyeceğim, store switcher props diyeceğim, extend tekrar trigger props ve içinde bir items döndüreceğini söyleyeceğim ve burada record diyeceğim, string virgül any ve bu şekilde söyleyeceğim. Bunların ikisini birleştirdik ve ne yaptık? Dedik ki işte items diye bir interface tanımladık. Bu items diye tanımlamış olduğumuz interface'i de burada söyleyerek daha sonra diyeceğim ki store switcher props. Biz bu yazmış olduğumuz kodlar aslında internette aynı şekilde bulabilirsiniz. Ben de farklı bir projeden açıkçası buldum. Bu ne işimize yarıyor diye soracak olursanız, buradaki tetikleyiciyi ne yapıyoruz? Birazcık devre dışı bırakıyoruz. Çünkü iki tane komponent kullanıyoruz. Bu dokümantasyonda vesaire de zaten aynı şekilde bulabilirsiniz. O yüzden dolayı biz bunu bu şekilde kullanıyoruz. Yani tetikleyici sorunlar olduğu için o yüzden dolayı bunu ekliyoruz. Tamam. Şimdi tekrar gelelim buraya. Öncelikle bir iki tane değer tanımlayarak başlayalım. Yani daha doğrusu ihtiyacımız olan şeyleri söyleyelim. Const store modal eşittir use store
modal diyeceğim. Hangi mağaza kullanılıyor bu lazım. Daha sonra const, şöyle navbarımızda var mıydı, direkt yazmayayım. Neyse, kapatmışım. Params eşittir use params diyelim. Yine şey almamız gerekiyor. Ve bir de const router eşittir use router diyelim. Bunu kullanır mıyız acaba? Next router değil, buna dikkat edelim. Next navigation. Bunu ekleyelim. Bu da yönlendirme işlemleri için kullanabiliriz. Bunu da burada ekleyelim. Tabi bunun yine aynı şekilde çalışması için use silent'ı da buraya eklemem gerekiyor. Tamam. Buraya kadar okeyiz. Şimdi bir compile etsin. Gerçi sayfamızı çağırdık mı diğer tarafta? Ne var? Evet, çağırmadık. Hemen gelip buradan da bunu da çağıralım. Burada diyeceğim ki store switcher, daha sonra boşluk bırakayım. Burada benim artık items özelliğim var. Benim yukarıda yazmış olduğum stores'u buraya söyleyeceğim. Evet, şu an için bir tasarım olmadığı için direkt open geldi. O da buradaki tasarım. Open'a bastığım zaman şu şekilde bir yapım geliyor. Şimdi tekrar gelelim burada. Neydi? Command'a gelelim buradan. Buradan şu yapıyı almak istiyorum ben. Aslına bakarsanız çok fazla bir yapı. Şöyle birazcık bakayım, birazcık az bir yapı var mı? Neyse, kendimiz artık kopyalayıp düzelteceğiz. Şimdi burada arama bölümü vesaire de olduğu için mağaza içinde arama vesaire de, yani mağaza ismi aramak vesaire de kolay olacaktır. O yüzden bunu kullanmak mantıklı olacak. Şu ikonlara açıkçası çok fazla ihtiyacım yok. O yüzden dolayı almayacağım. Duruma göre kendim eklerim zaten. Şöyle tekrar geleyim. Şunu şuraya yapıştırayım. Ama ikonları almasam da şimdi orayı direkt kopyala yapıştır yapacağım. O yüzden dolayı sıkıntı çıkartacak ve en iyisi kopyalayayım. Daha sonra olmazsa orayı bir temizleriz. Şuradaki şu command yapısının tamamını gelip kopyalayacağım. Ve benim buradaki bu uygun alanı bulmam gerekiyor. Şimdi burası trigger, yani benim gördüğüm alan. Bu alanın olması gereken yer neresi? Benim content alanım. Yani ne yapacağım? Geleceğim, bunu buraya yapıştıracağım. Ve tekrar gelip tasarıma yeniden bakacağım. Evet, bir compile ediyor, bakalım. Command is not defined multiple items diyor. Evet, 2 defa kopyalamışız. Şeyi kopyalamamışım ben. Şunu şuradan şöyle silelim. Tamam. Yo, 2 defa kopyalamışım. Tamam, şunu sileyim, almışım demek ki, fark etmemişim. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle tekrar yeniden gelip bakalım. Open'a tekrar bakayım. Gördüğümüz gibi artık Open alanında bunlar açılıyor. Güzel. Şimdi ilk olarak şuradaki şu alanımızı düzelterek başlayalım. Şurada Open yazmasın. Burada bir mağaza ismi yazsın. Ve buradaki bu değerlerimiz içinde kendimiz bir iki tane bir şey tanımlayalım. İlk başta şöyle yukarı doğru geleyim. Diyeyim ki const open virgül set open diyelim. Ve bunun başlangıçtaki değeri useState false diyelim. Yani başlangıçta kapalı olacağını söyleyelim. Sonra tekrar geleyim buraya. Buradaki bu arkadaşa open özelliğine eşittir süslü parantez open diyelim ve on open change özelliğine set open diyelim. Tamam, bir fark yoktur diyeceğim ama içini silmişiz şu an. Evet, içine de şimdi trigger'ın içini sildik, pardon. Trigger'ın içine yazacağız. Şimdi normalde ben buraya bir tane buton eklemek istiyorum. Buton üzerinde birazcık çalışacağım. Şimdi butonu ekleyeceğim ama butonda hata alacağız açıkçası. Şimdi alacağımız hatayı da zaten göstereyim size. Şöyle bir A yazalım mesela. Almadık aslında ama evet, bir sıkıntı yok. Ama normalde şurada şu kullanılıyor. Biz de yine kullanalım. As-child. Yani trigger'ın içinde, yani ben daha doğrusu Pohover'in içinde herhangi bir şey kullandığım zaman bunun bir alt elemanı, yani ben başka bir tane şeyi kullanıyorum dediğim zaman, yani başka bir shotgun elemanı kullanıyorum dediğim zaman, o zaman as-shield'ı eklemem gerekiyor. O yüzden dolayı biz de yine bunu aynı şekilde ekleyelim. Sonra biz bu butona ilk olarak diyelim ki
Şöyle birazcık değiştirelim. Diyelim ki varyantın olsun senin ve outline olsun diyelim. Şurayı şöyle küçültelim. Tamam. Sonra size'ın küçük olsun senin. SM diyelim. Sonra tekrar gelelim. Rolün combo box olsun. Sonra area expanded. Buna da open dememiz gerekiyor. Şöyle yazalım. Ve tekrar gelelim. Area label select a store diyelim. Bu bir nevi açıklama satırı gibi. Bunu da ekleyelim. Tamam. Şöyle tekrar bakalım. Tamam. Böyle tıkladığım zaman burası açılıyor. Şimdi ben bu A'ya birazcık class name ekleyeceğim. Öncelikle ben buna bir boyut eklemek istiyorum. O yüzden dolayı diyeceğim ki width 80 şöyle yapalım daha doğrusu. Width 52 diyeyim ya da daha küçük diyeyim. Width 48 diyeyim. MDD yani ekran birazcık büyüdüğünde 768 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. MDD ve 60 olsun. LG'de ve 82 yokmuş 80 diyelim. Evet şu an normalde bu şekilde. Tekrar şöyle birazcık büyütüyorum. Büyüttüğümde sayı orası da gittikçe büyüyor. Tamam. Şimdi benim burada mantıken ne yazması gerekiyor? Mağazamın ismini yazması gerekiyor. O yüzden dolayı şurada hemen yeni bir tane cons tanımlayacağım. Diyeceğim ki current store olsun ismi ve eşittir. Şimdi normalde benim buradaki değerleri alabilmem için öncesinde şöyle bir şey daha tanımlamam lazım. Diyeceğim ki formatted items diyelim ve items.map yine aşağıda döndürmüyorum da sanki bu sefer cons'un üstünde döndürüyormuş gibi düşünelim. Tekrar geleceğim burada bir map yazacağım. Yani arka planda aslında ben tekrar ne yapıyorum? Buradaki değerleri döndürüyorum gibi. Tekrar gelelim şurada bir süslü parantez. Döndüreceğim şeyler bir label olacak. Daha doğrusu döndüreceğim şeylerde bir label diye bir şey oluşturacağım ve yukarıda tanımlamış olduğum itemin name'ini alacağımı söyleyeceğim ve tekrar value değerine tekrar gidiyorum ve bir de item'ın id'sini alacağımı söyleyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi const current store'a da gelip diyeceğim ki formatted items nokta find. Sonra buradaki bir item diye bir arkadaş varmış. Bu item'ın bir tane value değeri varmış ve benim paramsımdan gelen store id'ye eşitmiş. Evet, tabi bu çıkmıyor. Bunu kendimiz elle yazıyoruz. Store id'ye eşitmiş. Eğer ki böyleyse bir sıkıntı yok. O zaman tekrar ne yapacağız? Geleceğiz burada. Diyeceğiz ki yukarıda yazmış olduğum current store'da pardon bundan değil. Süslü parantez. Yukarıda yazmış olduğum current store'da bir label varmış. Geleceksin bana bunu yazdıracaksın. Evet mağazamız bu şekilde geldi. Benim mağazamın ismi mağazaydı zaten. O yüzden dolayı o şekilde geldi. Hatta bakalım mağaza gördüğümüz gibi. Şimdi şöyle yapalım. Ben bunu birazcık süsleyeyim. Yan tarafına işte bir tane mağaza ikonu ekleyeyim. Bu tarafına da bir tane işte aşağı doğru açılan bir menü işareti ekleyeyim ki buranın tıklanabildiği belli olsun. Bunun için şu yukarıda yüklemiş olduğumuz şu kütüphaneden faydalanabiliriz aslında. Burada şöyle tekrar bakalım. Shop diye bir şey var mı? Shopping bag, shopping basket. Gördüğümüz gibi bir şeyler var burada. Ship ikon, basket, kart ikon. Store desek var mı bir şey? Store diyelim. Bunu kullanalım öncelikle. Tekrar geliyorum. Burada şöyle diyeceğim ki store. Buna bir boyut vesaire bir şeyler vermem gerekiyor. Yoksa genellikle gelmiyor. İlla width'le vermem gerekmiyor. Class name'le de verebilirim. H4 ve 4 diyelim. Şu şekilde bakalım. Tamam. Güzel. Ama birazcık şey durdular. Yan yana durdular. Bunları birazcık böyle ayırmamız lazım aslında. Tamam. Diğer tarafı da ekleyeyim. Ondan sonra olmazsa bakarız ona. Store'u şöyle şu şekilde küçülteyim. Şunu şuradan sileyim.
Tamam. Şimdi aynısından şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Şöyle. Buraya da Chevron muydu? Chevron down. Şöyle ekleyeyim. Tamam. Şimdi bunların şöyle boyutlarına şöyle yapalım. MR2 desem bu tarafa geçer mi? O tarafa geçti. Şuna ML auto diyelim bakalım. ML auto. Tamam. Şöyle mantıklı oldu. Artık tıkladığım zaman burada ne olacak? Bir şeyler gelecek. Şimdi gelelim aşağı kısmı yapmaya. Şimdi aşağı kısmına şöyle birazcık bakalım. Diyor ki placeholder, işte neresi burası? Şurada aratmak için kullandığımız yer. Buraya diyeceğiz ki search, store, search desin, işte mağaza arayacağız. Bir şey bulamadığı zaman tamam bunu yazsın. Sonra baktığımızda bana bunları bu şekilde ne yapıyor? Getirdiğini görüyorum. Neylerle getirmiş? Command item'larla getirmiş. Şimdi ben bir döngü kullanacağım. O yüzden dolayı bu command item'ları şöyle sileyim. Bir tanesi kalsın. Hatta şu command gruplardan ikincisini de sileyim. Buna da ihtiyacım yok. Sadece tek bir tane command grup işime yarayacaktır benim. Ve sonra burada da ilk olarak benim mağazalarımın olduğu için Sagation değil, burada stores yazabilir. Bu da tamam. Şimdi benim burada döndüreceğim şey yukarıda yazmış olduğumuz ney? Formatted items. Burada yapmış olduğum gibi ne yapacağım? Aşağıda aynı şekilde değerlerimi döndüreceğim. Şimdi tekrar gelelim. Döndüreceğim alan burası olduğu için şöyle bir süslü parantez açıyorum. Formatted items nokta map, sonra açtım şöyle bir şey ve artık senin elemanların ismi store ve bir normal parantez açıyorum ve bunun içine bir tasarım ne yapacağım? Yazacağım ve şunları şu şekilde gelip kopyalayalım. Şimdi şöyle yapalım. Mantığımız şu şekilde olsun. Burada check diye bir tane ikon kullanalım. O da aynı zamanda yukarı eklensin. Evet. Şimdi ben bu check ikonuna bir şey yazarken şu mantığım olsun. Opacity 0 dediğim zaman bu gidecektir. Yani aktif olan mağazada hangi mağaza aktifse, hangi şey varsa o zaman ne yapacak? Bu işaret olacak. Ama değilse diğerlerinde otomatikman opacity 0 olacak ve göstermeyecek. Bunu bu şekilde düşünerek ekleyebiliriz. Hatta şunu da yapabiliriz. Biz mağazayı değiştirebilmek için, mağaza değiştirmek sonuçta bir URL işlemi gibi düşünebileceğimiz için şunu da ekleyebiliriz buraya yukarı. Onu da yazalım hatta. Şöyle tekrar geleyim. Const on store select diyelim ve eşittir. Şöyle store diyelim. 2 nokta süslü parantez. Burada value değerinin string olduğunu, bir de label özelliğinin olduğunu ve string olduğunu söyleyelim. Ve tekrar şöyle bir eşittir açayım ve burada diyelim ki set open false virgül ve daha sonra router nokta push ne yapacağız? Kişiyi başka bir şeye yönlendireceğiz, sayfaya. Neye göre yönlendireceğiz? Value değerine göre yönlendireceğiz. Şöyle tekrar parantez açıyorum. Şöyle tekrar şundan ve diyeceğim ki dolar süslü parantez store'un içindeki value değerine gönderdiğimi söyleyeceğim. Evet, bu şeyden çok emin değilim. Belki yanlış yazmış olabilirim. Birazdan olmazsa bakarız. Tamam. Şimdi bunları bu şekilde söyledim. Hemen tekrar gelelim. Şurada diyelim ki formatted items. Burada döndürdüğümüz bu değerleri şimdi teker teker söyleyelim. Şimdi biz yine key'lerle ilgili hata almamak için buraya yine bir key eklememiz gerekiyor. Ve bu değerimiz store'un içindeki value değerimiz olsun. Eşsiz bir değer. O yüzden dolayı. Sonra buraya bir on select diye bir özellik var. Tekrar şöyle bir parantez açıyorum. Yukarıda yazmış olduğum on store select'i buraya ekliyorum ve içine de store'u yazıyorum. Evet, şöyle bakalım ne oldu ne bitti. Şu an gerçi bir tane mağazamız var gerçi. Şu an bir şey de döndürmedik gerçi. Neyse. Şöyle yapalım hemen. Bir tane daha mağaza ekleyelim. Daha rahat bir şekilde görelim.
UID otomatik olarak oluşacaktır. Test diyelim. Daha sonra oluşturan user ID benim kimliğim şu olduğu için bunu geleceğim buraya yapıştıracağım. Create atı otomatik olarak oluşturacak. Şöyle save diyeceğim ve sayfamı yenilediğim zaman tekrar bana ne yapacaktır? Gelecektir. Tamam. Sonra tekrar şu şekilde yapalım. Tamam. 2 tane değerim olduğu için 2 tane geldi. Problem yok. Şimdi tekrar şöyle bakalım. Şimdi bizim burada check ikonumuzu vesaire yazdık. Tamam. Şimdi command item store şeyimizin ismini de yazmamız gerekiyor. Bunu yazarken şöyle yapalım. Şimdi mantığımız bizim şu şekilde olsun. Burada mağaza ikonu olsun. Tikleri bu tarafa ekleyelim. Şundan şöyle bir tane geldim. Kopyaladım. Yani bunu geldim şuraya kopyaladım. Şuraya aldım bakalım tekrar yerine. Burada ve buraya MR2 değil ML auto diyelim. Bu tarafa atsın tekrar. Tamam. Daha güzel oldu. Ve buraya da yine yukarıda yazmış olduğum neydi? Store. Şundan yine aynı şekilde geleyim kopyalayayım ve şöyle ekleyeyim. Pardon şöyle. Evet şöyle ekleyeyim. Ve burada da ben artık ne yapacağım? Mağazamın ismini söyleyeceğim. Şöyle yazacağım. Diyeceğim ki store'un içindeki label'dı. Böyle yazalım. Evet şu şekilde gördüğümüz gibi bunları görebiliyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Mağaza aktifse değilse. Bunların şöyle üzerine tıkladığım zaman bakın bir yönlendirme işlemi yapıyor. Teste bakalım. Evet teste geçtik. Bakın mağazaya gittik. Şöyle sayfamı büyüteyim. Bakalım oldu mu tam. Teste şöyle tıklıyorum. Evet şeyim değişti. Mağazaya tıklıyorum. Evet bu başarılı bir şekilde olmuş. Tabi şu an şu ifadelerden dolayı pek belli olmuyor ama değiştirdiğim zaman bakın burası değişiyor. Aktif bir şekilde geliyor. Mağazaya tıkladığım zaman bu şekilde geliyor. Şimdi gelelim şu ikonları hemen halledelim. Bunun için kullanacağımız şey zaten yine belli. Tekrar şundan şöyle gelip siliyorum. Süslü parantez ve CN kütüphanemizi ekli değilse ekliyoruz ve burada yazacağız. Şimdi burada biz normalde ne dedik? ML auto dedik zaten diğer tarafa geçsin diye ve H4 ve 4 dedik. Yine aynı şekilde ekliyorum. Daha sonra diyorum ki current store nokta value eşitse store'dan gelen value'ya o zaman bana şunu yapacaksın. Değilse bunu yapacaksın diyeceğiz. Yazacağımız değerler opacity %100 ve opacity 0. Evet. Evet güzel bir şekilde oldu. Gördüğümüz gibi geçiyor gidiyor. Bunları da bu şekilde ne yaptık? Ayarlamış olduk. Burası da zaten otomatik olarak çalışıyor. Evet hiçbir sıkıntımız yok. Evet navbarımız bitti gibi. Evet şimdi settings sayfamızı yapalım. İlk olarak settings ile ilgili API'larımızı yazarak başlayalım. Şimdi normalde benim ilk başta bir mağaza ile ilgili güncelleme yapabilmem gerekiyor. Şu an tabii ki mağazamızın neyini güncelleyebiliriz? İsmini güncelleyebiliriz ya da mağazamızı silebilmeliyiz. Bunun için hemen bir API yazarak başlayalım. API'nin içinde bir tane stores var zaten. Bunun içine bir tane dinamik bir yol söyleyeyim. Dinamik yolumun ismi store id olsun. Ve sonra tekrar geleyim. İçine root nokta ts oluşturarak yolumu söyleyeyim. Sonra şu yukarıdaki şu arkadaşları alayım. Buraya yapıştırayım. Şimdi bizim bu dinamik URL'imizde neyimizin olması gerekiyor? Dediğim gibi bir update ve delete ile ilgili iki tane function'ımın olması gerekiyor. Bunun için şöyle geliyorum. Diyorum ki ilk başta export bir de yazabilirsem export async function diyorum şu şekilde ve burada şimdi diyeceğim ki page diyelim mesela ya da update de diyebiliriz. İkisi de olabilir. Rec ve buraya da ne diyeceğiz? Request diyeceğim. Sonrasında bir virgül ekleyeceğim. Başka değer olarak parametrlarımın olacağını söyleyeceğim ve bunun
Tipinin de şöyle yine söylemem gerekiyor. Params eşittir store ID, şeyde yazdığımız gibi yine aynı şekilde, ve bunun türünün de string olduğunu söyleyeceğim. Evet. Sonra bütün API'lerimizde muhakkak yapmamız gereken şey ne? Try ve catch. İlk başta kullanıcıyı bir doğrulayarak başlayalım. Bir kullanıcı var mı yok mu? Bunun için diyeceğiz ki const user id eşittir out diyeceğiz ve parantez açıp kapatacağım. Sonra diyeceğim ki const body, ve body nereden gelecek? Await rec nokta JSON diyeceğim. JSON'dan gelen tüm değerleri ne yapacak? Body'ye alacak. Ve ben şimdi name ile ilgili bir güncelleme yapacağım için, o yüzden dolayı diyeceğim ki bir name değeri gönderilecekmiş sana body'den, bunu al bu değişkene ata diyeceğim. Sonra kontrollerimizi yapalım. Diyeceğiz ki user id eğer yoksa, hatta şuradan şöyle şunu direkt, şunları şöyle direkt kopyalayabilirim. Hiç uzun uzun yazmayalım. Evet, eğer ki user id yoksa authorization hatası, name yoksa bu hatayı ver diyeceğim. Sonra sıradaki hatamızı yazalım. Yine store id'nin de aynı şekilde kontrolünü yapmam gerekiyor. Bunun kontrolünü yaparken de params'tan gelen store id eğer ki boşsa, bir değer gelmemişse, o zaman store id is required desin ve bana 400 hatasını versin. Eğer ki bütün değerlerim okey ise artık güncelleme işlemini yapabilirim. Bunun için const store diyelim ve await prisma.db nokta store, daha sonra update many ve süslü parantez diyorum. Sonra buraya şartımı yazıyorum. Şimdi benim şartım şu şekilde olacak. Diyeceğim ki bir ID'si olacak sonuçta bu mağazanın. Neye göre güncelleyeceksin sen bunu? Params'tan gelen store ID'ye göre virgül ve aynı zamanda user ID'yi de buraya ekleyeceğiz ki bu da bizim diğer şartımız. Bir kullanıcı diğer kullanıcının verisini güncellemesi. Sonra data ve güncelleyeceğim şey ne? Sadece name zaten. Bunu burada bu şekilde söylüyorum. Bunlarla işim bittiğine göre artık bana sonucu olumlu bir şekilde döndürmende hiçbir sakınca yok diyeceğim. Yani bana store'u dönder diyeceğim sonuç olarak. Hata kısmına gelecek olursak, hata kısmına da diyebiliriz ki console.log, tekrar şöyle bir parantez açalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Diyelim ki store error ya da store diyelim sadece. Diyelim ki virgül error diyelim. Hata şeyimizin nereden geldiğini az çok görelim en azından. Ve yine aynı şekilde şurada bakayım ne yazmışız. Yine şöyle 500 hatası alalım, buraya ekleyelim. Bir hata olduğu zaman bize bunu bu şekilde söylesin. Evet, update işimiz tamam. Şimdi şunu şuradan şöyle küçülteyim. Tekrar geleyim. Bir tane de artık export async function diyerek bir de delete işlemini, silme işlemini yapalım. Tekrar geliyorum buraya, delete. Burada yapacaklarım aslında yani şuradaki şu değerleri yine aynısı. Yine kontrollere ihtiyacım var. Aynı şekilde şuraya kadar ki şu bölümü aynı şekilde geleyim buraya yapıştırayım. Sonra benim dediğim gibi kontrollere ihtiyacım var. User ID ile ilgili bir kontrole ihtiyacım var. Body'ye ihtiyacım yok. Name'e ihtiyacım var mı? Store ID'ye ihtiyacım var. O yüzden dolayı direkt şöyle name'e ihtiyacımız yok zaten mantıken. O yüzden name body'den geldiği için body'ye de ihtiyacım yok yani. Biz şuraya kadar ki şu bölümü gelip kopyalayalım ve burayı düzeltelim. Tabi burayı yine try ve catch işlemi içinde yapmamız gerekiyor. Şöyle ekliyorum. Try'in içine geldim, şunu yazdım. User ID değerim var mı yok mu? Name ile bir işimiz yok. O yüzden name'in şuradaki değerlerini siliyorum. Bunu bu şekilde yazıyorum. Sonra const store yine aynı şekilde eşittir await prisma.db nokta store delete money ve tekrar parantez açıyorum. Burada şartımı söylüyorum. Yine şartım aynı. Diyeceğim ki id
params'ın içindeki store ID'yi sileceksin bana ve user ID'mi ekliyorum. Sonra yine aynı şekilde sonuçları benim yazdırmam gerekiyor. Şuradan yine bir kopya çekebiliriz. Şu kısmı, hatta şunu da alacağım da şimdi iş karışmasın. Sadece şurayı kopyalayayım. Kopyala yapıştır yaparken hata olmasın diye. Şunu error kısmına yazalım. Şuraya da kendimiz yazalım olmazsa, ya da tekrar çıkıp kopyalayacağım da neyse uğraşmayalım. Tekrar return next response.json ve döndüreceğim değer ne olacak? Store diyeceğim. Evet, cache'imiz, şeyimiz, her şeyimiz tamam. API'mizi bu şekilde hazırlamış olalım. Evet, şimdi settings tasarımımızı yapacağız. Bunun için settings sayfamı yine aynı şekilde geldim, açtım. Buradaki store ID'nin yine aynı şekilde burada parametreyle değerlerini alacağım. Onun öncesinde söylemeyi unuttuğum, yani yazmayı unuttuğumuz bir yer var. Biz burada mağazalarımızı ekledik ama yeni bir mağaza oluşturmak için bir alan eklemedik. Bu settings bölümü bittikten sonra burayı da aynı şekilde ekleyeceğim. Şu an fark ettim unuttuğumu. Onu da tekrar navbar bölümüne ne yapacağız? Buraya ekleyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım öncelikle. Settings sayfamıza yine aynı şekilde şöyle bir async diyelim. Ve burada süslü parantez params diyeceğim. Ve 2 nokta tekrar params, pardon, süslü parantez tekrar params store id ve türünün string olduğunu söyleyeceğim. Buraya kadar okeyiz. Şimdi benim yine kontroller yapmam gerekiyor. Bunun için const user id diyeceğim yine ve eşittir out diyeceğim. Kullanıcı giriş yapmamışsa eğer, o zaman kullanıcıyı bir sayfaya yönlendireceksin. Redirect next navigation ve diyeceğim ki sign sayfasına yönlendir. Sonra bir sıkıntı yoksa o zaman const store eşittir await prisma db nokta store ve find first diyeceğim ve süslü parantez ve burada diyeceğim ki where bir tane bana kayıt getirecek ve id params'ın içindeki store id ve user id'ye göre verilerimi çek. Eğer ki store ile ilgili bir sıkıntı varsa o zaman kullanıcıyı yeni yani hiç store olmayabilir. O zaman yeni bir şey oluşturması için şuraya yönlendir diyeceğim. Zaten bunu yazmadığımızı fark ettim. Daha yeni videoyu ikinci defa çekiyorum. Burayı yazmadığımı fark edince otomatikman aklıma dank etti burayı eklemediğim. O yüzden dolayı bir sonraki bölümde de buraya ekleyeceğim. Sonra şimdi burada şöyle yapalım hemen. Diyelim ki div class name diyelim ki flex call diyelim. Flex call diyelim. Evet. Sonra tekrar geliyorum. Diyeceğim ki div class name flex 1 space y egzelinde boşluklar ekleyelim şöyle. P8 ve PT6 diyelim ve bunun içine de bir form yazmaya çalışalım. Şöyle settings'imizi bir ekleyelim. Tam olarak yerine şöyle bir bakalım. Evet, tam olarak burada. Billboard'umuza bakalım. Burada. Yani ne yaptık? Buraya artık bunu aldık. Tamam. Ben şimdi buranın içine bir tane form ekleyeceğim. Bunun için şöyle tekrar gelelim. Settings'imizin içine components diye bir klasör oluşturalım. Settings ile ilgili komponentlerimizi ne yapalım? Bu sayfanın içine oluşturarak devam edelim. Benim burada bir formum olacağı için setting form.tsx diyeceğim ve rafc diyeceğim. Setting forms bu şekilde olsun ismi. Tamam. Şimdi ben bu settings form denilen arkadaşa bir tane ilk olarak eklemek istediğim bir tane props olacak. Diyeceğim ki interface settings props. Şimdi bizim
birden fazla mağaza yönetebilmemiz için bunların içine döndürebilmemiz gerekiyor ve bir mağazanın neyi lazım bize? ID'si vesaire lazım yani. O mağazayla ilgili işlemler yapabilmemiz için, o mağazayı görebilmemiz için. O yüzden dolayı buraya inital data diyelim ve store diyerek şöyle Prisma Silent'ı ekleyerek burada bunu söyleyelim. Sonra buradaki bu arkadaşımıza tekrar gelelim. Bir süslü parantez 2 nokta settings props ikisi de aynı olmuş, pardon, form props olacak bu. Şöyle düzeltelim, props, ve bunun içine de diyeceğim ki yukarıda yazmış olduğum inital data. Bunu ekleyeceğim. Artık bu page sayfasında da tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki settings forms control space inital data ve buradaki sana bir store göndereceğim. Bana ona göre ne yapacaksın? Verileri vereceksin diyeceğim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bu verileri nasıl okuyacağız? Burada bir inital data yazdık zaten. Bu verileri okumak için şöyle yaparsam, şöyle tekrar gelip bir bakalım. Süslü parantez açtım, kapadım. Diyeceğim ki inital data nokta name mesela. Şöyle tekrar gelip bakalım. Mesela şu an mağazada olduğumu görebiliyoruz. Test yine aynı şekilde bunu görebiliyoruz. Evet, mağaza. Settings'ten çıktık ya, o yüzden gitti. Tekrar test. Tekrar settings'e tıklayalım. Gördüğümüz gibi bunu görebiliyoruz. Tamam. Şimdi buraya bir tasarım yapacağız. Tasarım yaparken silme işlemi, güncelleme işlemi de yapacağım için öncelikle alert'ımı da buraya eklemek istiyorum. O yüzden dolayı şöyle hemen gelip diyeceğim ki alert modal, şöyle. Şimdi bu alert modal'ın zorunlu ifadeleri vardı. O yüzden onları ekleyelim ilk başta. Silme işleminde emin misin değil misin diye soracağız çünkü. Is open diyelim. Ve benim bu is open için bir değer yazmam gerekiyor. Şu an için open diyelim. Daha sonra on close özelliğimiz olacak yine. Bu zorunlu muydu? Sonra da yazabiliriz. Şöyle bakalım, control space. On close da sorunluymuş. On confirm da sorunluymuş. Bunların hepsini yazmamız gerekiyor. O zaman diyelim ki on close şöyle set open false diyelim. Sonra tekrar yine aynı şekilde geleyim. On confirm diyeyim. Ve bu on confirm'e de on delete diye bir şey yazacağımı söyleyeyim. Başka ne kaldı? Loading kaldı. Bunu da şu şekilde loading diyeyim. Şimdi bu değerlerimizin tabii ki hiçbiri yok. Öncesinde gelip bizim bu değerleri teker teker söylememiz lazım. Hemen şuraya geliyorum. Diyeceğim ki const open virgül, daha sonra set open ve eşittir use state false. Bunu kullandığımız için, use state kullandığımız için yukarıda çıkıp yine aynı şekilde use silent dememiz gerekiyor. Sonra tekrar geleceğim. Bundan bir tane daha şöyle kopyalayayım. Loading'imizi şöyle yazalım ve set loading diyelim. L'si büyük olsun. Şu şekilde kullanalım. On delete işlemimiz var. Şu an için tabii ki böyle bir şey yazmadık ama yazacağız. O yüzden dolayı şöyle yapalım. Const on delete, burada yazdığı gibi. Daha sonra eşittir async, şu şekilde şöyle bir süslü parantez ekleyelim ve bu şekilde kalsın şimdilik. Bir hata almamak için daha sonra dolduracağız. Ve bir de benim şuna ihtiyacım var. Aşağı tarafta bir form işlemi yapacağım. Form on submit diyelim. Eşittir async. Yine aynı şekilde şöyle süslü parantez şöyle yazalım. Daha sonra bu on submit'in de içini ne yapacağız? Dolduracağız. Tamam. Şimdi benim değerlerimi yine aynı şekilde almam gerekiyor. Yani şuradaki şu parametreyi vesaire almam gerekiyor. Diyeceğim ki const params use params diyeceğim. Sonra const router diyeceğim. Yönlendirme işlemleri için use router next navigation kütüphanesini aynı şekilde ekleyeceğim.
Bunlar bu şekilde dursun şimdilik. Sonra benim buradaki bu veriyi aynı zamanda ne yapmam gerekiyor? Göndermem, yani bir form yapacağım, göndermem gerekiyor. Bununla ilgili de bir şema yazmam gerekiyor. O yüzden dolayı şurada öncesinde bir şema yazarak başlayalım. Diyelim ki const form şema eşittir z, evet, zot şöyle yazsak gelir mi? Bunu nerede kullanmıştık? Root page burada mıydı? Şöyle yapalım. Arama yerine zot yazayım. Burada kullanmışız. Şu iki arkadaşı yine aynı şekilde geleceğim, alacağım ve buraya söyleyeceğim. Yine aynı şekilde bunları kullanacağım. Diyeceğim ki form şema z nokta object süslü parantez, daha sonra name değerimiz olacak ve z string. Yani güncelleme yapabilmemiz için bizim yine aynı şekilde bunu söyleyeceğiz ve minimum 2 karakter diyebiliriz. Tamam. Buraya kadar okeyiz. Onun dışında başka neyimiz olabilir? Şöyle yapalım, bir de type tanımlayalım ve setting form values diyelim. Values eşittir z'nin içindeki infer ve type of form şema. Evet, bunu da buraya bu şekilde ekleyelim. Tamam, bir hatamız yok şu an için. Şimdi benim ilk başta yine formdaki elemanlara aynı şekilde erişebilmem gerekiyor. Bunun için yazmış olduğum const form eşittir use form. Şu kütüphaneyi ekleyerek buraya diyeceğim ki setting form value değerlerine erişeceğim ben. Şöyle süslü parantez, bir resolver yine kullanacağım ve zot'tan yine faydalanacağım. Zot form şema diyeceğim. Ve default values'ları bunların initial data, benim normal başlangıçtaki datam olduğunu söyleyeceğim. Şimdi buraya kadar okeyiz. Tasarımımıza artık devam edelim. Şimdi hemen şuraya tekrar geliyorum. Bir tane div açarak devam edeceğim. Burada diyeceğim ki div class name flex item center justify between diyelim. Şimdi ben buraya bir tane şey eklemek istiyorum. Başlık eklemek istiyorum. Burada hazır kütüphaneler var aslında. Bunlardan kullanabiliriz ya da kendimiz yazabiliriz. Şöyle tekrar bakalım UI'ye. Var mı? Böyle header diye bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yoksa da kendimiz yazarız. Yok, tamam, problem yok. Ya da ismi belki farklıydı. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Problem yok. Ya da kendimiz sürekli kullanacağımız için bu heading, yani bütün sayfalarda kullanacağımız için buna uygun herhangi bir stil tanımlaması yapabiliriz. Bunu da komponentler bölümünde tanımlarız ve tüm sayfalarda kullanırız. Yani bir tek bu sayfamızda değil, tüm sayfalarda bir tasarımımız olabilir. O yüzden bunu söyleyebiliriz. Şöyle şurada bir tasarım yapalım. Öncesinde daha sonra da bu tasarımı taşımaya çalışalım. Diyelim ki şöyle bir H2 olsun. Şimdi setting sayfamı da geleyim, bir yandan görmem gerekiyor çünkü. Burada diyeceğim ki şöyle bir değer atayım öncesinde, bakalım nereye geliyor. Evet, şuraya gördüğümüz gibi geliyor. Şimdi ben burada diyeceğim ki title'ın olması gerekiyor burada mantıken. O yüzden dolayı yani bir başlığın olması gerekiyor yani mantıken. Burada mağazamın ismi olacak. Ben şu an için mağaza diyeyim buna. Ve burada buna bir class name ekleyerek gidelim. Diyelim ki senin boyutun text 4x large olsun. Fontun bold olsun. Bu şekilde bir söyleyelim. Evet, şöyle bir yapı oldu. Tekrar altına bir daha gelelim. Buraya bir açıklama eklemek istiyorum. Lorem diyeceğim şu şekilde. Evet. Pek güzel durmadı. Hemen buna birazcık müdahale etmeye çalışalım. Diyelim ki p class name
text sm text, tamam, text sm desem yeterli. Şimdi bunların ikisi yan yana geldi. Neden? Çünkü ben flex kullandığım için. Eğer ki bunları bir divin içine alırsam otomatik olarak bunlar alt alta gelecektir. Hemen şöyle, bunun ikisini ayrı ayrı birer yapı olarak düşündü. Biz bunların ikisini tek bir yapı şeklinde düşüneceğiz. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi ufak tefek düzeltmeler yapalım burada. Şimdi öncelikle aralarındaki boşlukları ayarlamam lazım. Bunun için bir margin bottom 2 ekleyeyim. Şöyle birazcık boşluk ekleyeyim. Margin bottom 4 de ekleyebilirim. Tamam. Şu yazı çok kendini gösteriyor. O yüzden dolayı ben bu açıklama satırını birazcık diyeceğim ki opacity yapabiliriz. Rengini değiştirebiliriz. Text slate 500 diyeceğim. Şöyle birazcık farklı bir renkte olsun. Tamam. Bence tasarım için ideal bir renk oldu. Tamam. Şimdi gelelim bunu hemen bir tane komponente çevirelim. Hemen geliyorum burada. Yeni bir komponent açacağım. Direkt komponentlerimin bölümüne header header diyelim sadece ismine. Header ya da başka karışır mı? Heat de var. Header title.tsx diyeceğim. Şöyle bir şey olsun. Tekrar geleceğim. Çok anlamsız bir isim oldu belki ama şöyle tekrar rafce diyeceğim ve bu tasarımımı buraya ekleyeceğim. Evet, fazla div oldu. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bizim bu arkadaşlar, hemen şurada bir interface tanımlayalım ve diyelim ki header title props süslü parantez bir title olsun bu arkadaşın ve türü string olsun, virgül, description olsun, türü string olsun diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim buraya, süslü parantez açacağım, 2 nokta header title props ve buradaki bu iki değeri burada söyleyeceğim. İkisi de zorunlu olsun ve şurada da bunların isimlerini değiştirelim. Title ve burada da şu açıklamayı ne yapalım? Buradan silelim ve buraya da description diyelim. Evet, bir parantez karmaşası bir şey. P'yi sildim fazladan. Şöyle P'yi de ekleyelim. Tamam. Şimdi tekrar geleyim bu settings formda. Bunu sileyim. Burada yazmış olduğum header title'ı getireyim. Şöyle ve bunun içine title ve description değerlerini yazayım. Şimdi title ve description değerlerine ne yazabilirim? Mağazamın ismini yazabilirim ya da sadece, burası zaten setting sayfası olduğu için mantıklı olanı store settings demektir. Ve buraya da işte açıklama olarak da manage store update and delete diyebiliriz. Tamam, şu şekilde kısa bir yazıyla bunu halletmiş olalım. Tamam. Bunu artık her yerde kullanırız. Bunun altına ya da hatta doğrusu altına değil, yanına bir tane buton ekleyelim. Silme işlemi için bu butonu kullanalım. O yüzden dolayı şöyle bir buton UI ekleyeceğim. Sonra ben bu butonun içine bir tane trash, şu kütüphaneyi de ekleyerek bir ikon ekleyeceğim ve class name diyeceğim ve h4 v 4 diyeceğim. Şu butonun özellikle ilk başta s-child demesem çalışır mı bir bakalım. Evet, şu şekilde geldi. Hemen bu buton denen arkadaşın disabled özelliğine diyeceğim ki yine loading, sonra variant özelliğini kullanabiliriz. Variantında şöyle bir bakalım ne varmış ne yokmuş. Yoksa kendimiz bir tane yazalım, her tarafta kullanırız. Buton redli bir şey lazım bana, böyle arka planı falan şey olan, border bg, şu renk acaba nasıl, bir bakalım buna, yoksa kendim bir tane yazacağım. Hemen şuraya geliyorum, şöyle bakalım. Tamam, bu işimizi görüyor, güzel.
Sonra tekrar gelelim. Size diyelim. SM diyelim. Şöyle küçük olsun. Tamam, güzel. Ve buna bir de ne ekleyeceğiz? On click event'i ekleyeceğiz. Yukarıda zaten bunu yazdık. Ama sadece şu an için kullanmadık. Aslında bu buton silme ne yapacağız? Şöyle bakalım. Mantığımız şu şekilde olacak. Biz bunu açacağız. Silme işlemini bu arkadaş yapacak. O yüzden dolayı açacağım şey set open ve şöyle true diyeceğim. Evet, tıklayalım şöyle. Modalımız açıldı. Cancel çalışıyor zaten. Continue'ya bastığımda silme işlemini yapacak. Tabi şu an Continue'muzda bir işlem yok. O yüzden dolayı bir işlem yapmıyor. Evet, buraya kadar güzel. Şimdi başka nelere ihtiyacımız var? Alt tarafa bir form yaparak devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi ben bu formu eklemeden önce şuraya bir tane çizgi çekmek istiyorum. Bunu Tailwind CSS'i hızlı bir şekilde yapabiliriz. Ya da yine burada sanırım ismi separatör olacaktı. Şöyle bir çizgi bölümümüz var. Şu çizgiyi ekleyebilmemiz için şöyle kodumuza baktığımızda diyor ki separatör class name diyerek şu şekilde ekleyebilirsin diyor. Gerisi gördüğümüz gibi şey. Yine aynı şekilde gelip bunu hızlı bir şekilde yükleyelim. Hiç kod yazmakla uğraşmayalım. Bunu şöyle gelip yüklüyorum. Ve sonra örnek kullanımını şuradan şöyle bakalım tekrar. Şunu şöyle geleyim alayım. Buraya kopyalayayım. Sonra bunun kütüphanesine şöyle ekleyeyim. Tamam. Tekrar gelelim npm run dev diyelim. Doğru kütüphane ekledi değil mi? Emin olalım hemen. Evet. Doğru kütüphane değil. Tekrar geliyorum. Separatör UI. Şuradan gelecek, ekleyecek. Tamam. Şöyle tekrar gelip sayfamızı bir yenileyelim. Bakalım ne oldu, ne bitti. Evet, compile ediyor. Evet. Bir çizgi gelmiş olması gerekiyor. Geldi. Bu tarafa geldi. Yerimiz yanlış. Demek ki şunu şuradan şöyle gelip şuraya alırsam sanırım altına gelecektir. Güzel. Şu şekilde çizgimizde tamam. Şimdi bunun altına artık bir form işlemi yapabilirim. Daha önce zaten benzerini yapmıştık. Nerede yapmıştık? Hemen şuradan gelip bir bakalım. Form diyelim. Şuradan şöyle bakıyorum. Page Store Modal bir yerde yaptık da nerede yaptık? Şuradan direkt bakayım. Komponentimin içinde Modals. Evet, Store Modal'da kullanmıştık sanırım. Şöyle bunu özellikle buradan kopyalarsak daha kolay olacaktır. O yüzden dolayı şu formu şöyle form item'a kadar ki şu bölümü direkt gelip kopyalayalım. Şöyle tekrar geleyim. Neredeydi? Settings form. Separatörümün altına şöyle gelip kopyalayacağım. Bu formun aynı zamanda bitiş yeri vesaire de olması gerekiyor. Şöyle bakalım. Şöyle şununla ikisiyle birlikte bitiyor. Şöyle tekrar gelip bunları bitirelim. Tamam. Şimdi bu arkadaşlar yine aynı şekilde kütüphaneleri vardır. O yüzden dolayı şu yukarıdaki şu formlarla ilgili olan kütüphaneleri de geleyim. Şöyle yukarı kopyalayayım. Tamam. Evet, kimde hata var diyor. Import form control vesaire bir şeylerle ilgili hata var diyor. Yerini bulamadı galiba. Şöyle tekrar sileyim. Tek tek şöyle bir tanesini eklesem gerçi gerisi gelir. Şöyle form components benim kopyalamış olduğum bu. Evet. Yolundan dolayı yani yolu şu olacakmış. Hemen geliyoruz, tekrar bunu düzeltiyoruz. Şöyle tamam. Evet, input alanımız varmış burada. Input'umuzu yüklememiz gerekiyor. Hemen tekrar gelip yükleyelim input. Başka bir şey var mı eksik? Ne diyor? Input without new class diyor. Input'un içinde field var. Evet, şöyle bakalım. Input
nokta yanlış bir şey mi ekledik? Evet, gördüğümüz gibi yanlış bir şey eklemişim yine. Tekrar geliyorum. Input için UI olanı aynı şekilde ekliyorum. Ve bir hata olmadan çalışması artık gerekiyor. Tamam, güzel. Şimdi bizim zaten yukarıdaki değerimiz name vesaire olduğu için direkt bize otomatikman bu şekilde geldi. Şimdi tekrar geleyim, mağazaya geçeyim ve tekrar setting sayfasına basayım. Gördüğümüz gibi içi dolu bir şekilde geliyor. Artık geriye ne kaldı? Sadece bunları güncelleme işlemi, silme işlemi kaldı. Şöyle settings'e tıklayalım. Tamam. Şimdi bunun altına aynı şekilde bir tane buton ekleyeceğim ve butonumu da direkt buradan aynı şekilde aslında gelip kopyalayabilirim. Sadece bir tane butona ihtiyacım var. Şöyle bakalım, continue butonunu şu şekilde gelip kopyalayayım. Sonuçta bir submit işlemi yapacağız. O yüzden dolayı yine formun içine olacak şekilde şunu şöyle kopyalayayım ve butonun kütüphanesi yüklü olmayabilir. Yüklü müymüş? Geldi. Ama hizası vesaire birazcık pek düzgün olmadı. Bunun hizasını şöyle düzeltmeye çalışalım. Şimdi biz burada bir form submit dedik. Tamam. P'ye şu formumuzu bir divin içine alabiliriz aslında. Ya da form field'ı bir divin içine alabiliriz. Şöyle bir bakalım. Buton. Ya da direkt buraya şöyle hiç uğraşmadan tekrar bir class name, enter, ml auto diyelim. Tamam, bu şekilde olsun. Sıkıntı yok, orada durabilir ve burada bir sadece bir tane margin top 10 diyerek boşluğumuzu verelim. 10 fazla oldu. Sanırım 5 işimizi görecektir. Tamam, bu da okey. Başka ne kaldı? Şöyle yapabiliriz. Şu separatörden bir tane daha yine aynı şekilde gelelim. Formun bittiği yere ekleyelim. Güzel duracak mı? Bakalım. Durmadı. Tamam. Boş verelim. Şu şekilde kalsın. Tamam. Şimdi artık bunların güncelleme ve silme işlemlerini yapalım. Şimdi continue'ya bastığımda zaten formum ne olacak? Submit olacak. Formum submit olacağı için on submit çalışacak. Ve on submit'i ben zaten daha önce yukarıda yazdım. Diğer taraftan da hızlı bir şekilde kopyaladık. Şimdi hemen gelelim buradaki teker teker şeylerimizi yazalım. Diyeceğim ki ASYNC datanın içindeki settings form values değerlerine erişmek istiyorum ben. İlk başta diyeceğim ki try, hatta şöyle try catch birlikte gelsin. Tamam. Şimdi diyeceğim ki set loading ilk başta true olsun ve ne yapsın? Bütün elemanları şey yapsın. Daha sonra await axios nokta page yazmıştık biz. Burası on submit işlemi çünkü. Page şöyle diyeceğim ki API'nin içindeki store muydu, stores muydu? Hemen bir kontrol edeyim. Stores, tamam. Stores'un içindeki parametreleri params'tan gelen store ID'ye göre bir istek atıyorum ben sana ve datalarımı gönderiyorum. Sen de bunu yap. Daha sonra router'ımı refresh et. Bu şekilde yazalım. Sonra eğer ki işlem başarılıysa daha önce yüklemiş olduğumuz toast'u burada tekrar söyleyelim ve diyelim toast success ve store update desin bize. Ve sonra tekrar buraya diyelim ki eğer ki bir hata varsa toast error ve something went wrong, bir şeyler ters gitti desin. Ve son olarak yine finally şöyle set loading false diyerek güncellememizi şeyimizi bitirelim. Buraya kadar tamam. Bakalım deneyelim ne oldu ne bitti. Mağazas diyelim, şöyle continue diyelim. Evet, bir yerde hatamın olduğunu söylüyor bana. Hatam neredeymiş? root.ts'de 9. satırda diyor. root.ts store id'ye gidiyorum hemen. Store id.
Evet, bulabilirsem. API stores store ID root.ts'nin 9. satırda burada user ID, evet, eşittir silmişim. O zaman diğer tarafa da aynısını kopyaladım. Orada da yoktur. Fark etmemişim. Şöyle ne yapıyorum? Tekrar gelip düzeltiyorum. Tekrar mağazas diyorum ve continue diyorum. Evet, store update dedi ve veri tabanımızdan şöyle bir kontrol edelim. Evet, güncelleme işlemimiz başarılı. Hatayı da nasıl aldığımızı zaten gördük. Yine aynı şekilde tost menüde zaten bize söylüyor. Şimdi artık geriye ne kaldı? Silme işlemi kaldı. Testi silelim. Settings'imize gelelim burada. Silme işlemi için tabii ki tekrar şöyle geliyorum. On delete, burada yine aynı şekilde şunlara şöyle az çok ihtiyacım var. Şöyle gelip kopyalayayım. Bir daha uzun uzun yazmayalım. Router refresh ve refresh'ten sonra router push bizi ana dizine yönlendirsin. Sonuçta bir mağaza kalmayabilir. Varsa zaten bir yere yönlendirecektir bizi. O yüzden dolayı burada Axios delete çalıştıracağımı söyleyeceğim. Başka loading true push store deleted desin bize. Hata olursa bunu söylesin. Bu şekilde yazmış olalım. Bir eksiğim yok gibi. Tamam. Başka bir şey. Bir de şunu kapatabiliriz aslında. Set open false. Yok. Saçmaladık. Set open false. Tamam. Evet. Şimdi tekrar silme işlemine bakalım. Continue diyorum. Something went wrong dedi. Bir hatamın olduğunu söyledi. Tekrar şöyle bir daha bir bakalım. Şöyle konsola bakalım. Bir şeyler ters gitti diyor. Continue. Await Axios delete API'nin içindeki stores param store ID. Evet, data gönderiyorum ben burada. Data göndermeyeceğim sonuçta. Sadece bir şeyim olacak. Ondan dolayı bir sıkıntı olmuş olabilir. Tekrar gelelim. Continue diyelim. Evet, store deleted dedi. Beni ana sayfaya yönlendirdi. Ana sayfadan da ne yaptı? Beni tekrar mağazaya yönlendirdi. Şu an tek bir tane mağazam olması gerekiyor. Ama şurada diğer değerim gitmedi. Buna da tekrar yine bakmam lazım. Aslında router refresh dediğim için o push da diyorum. Normalde yenilemesi gerekiyor aslında tüm sayfaya ama bir sıkıntı oldu gibi. Tamam, ona bakacağız. Şu an için settings sayfasını bu şekilde ayarlamış olalım. Settings ile ilgili başka yapacağım şu an pek bir şey kalmadı gibi. Şunu düzelteceğiz. Bir de şuradaki şu ayarımızı düzelteceğiz. İkisine birlikte bakarız. Evet, şimdi madem multi vendor bir web sitesi yapıyoruz, yani birden fazla mağazanın yönetimini yapabiliyoruz. Bu mağazalar aynı zamanda kullanıcılar kendi ürünlerini kendi diğer web sitelerinde yayınlamak isteyebilirler. Bu yüzden dolayı bir API dokümantasyon da bence hazırlamamız gerekiyor. Şimdi API dokümantasyonu store bölümü için ilk başta yapalım. Diğer bölümlerde de yine aynı şekilde ne yapalım, bunu kullanalım. Bunun için buradaki alert'ımı kullanacağım. Şu şekilde görmüş olduğumuz gibi bir yapımız var. Biz burada ne yapacağız? Şurada diyeceğiz ki işte API'mızın ismi. Şurada işte yolu olacak. Şurada bir ikon olabilir. Ve bir de bunu aynı şekilde burada olduğu gibi bir kopyalama butonu ekleyebiliriz. Şimdi aynı şekilde bunları teker teker yapalım. Bu yapıyı kullanırken şimdi ben burada başlığımı yazacağım. Aynı zamanda bunun admin mi public mi, yani bu API için sadece adminler mi giriş yapabilir yoksa herkes mi giriş yapabilir? Kullanıcı girişi olur mu olmaz mı? Bu senaryoları da düşünerek yan tarafına aslında bizim buna göre bir budget oluşturmamız gerekebilir. Yani şundan bir tane ekleyeceğiz yani kısacası. Evet, şimdi bunları teker teker yapalım. Şimdi ben bunu nerede yapacağım? Store setting sayfamda bunun altında yapacağım. Öncelikle alert'ı biz başlangıçta yükledik diye hatırlıyorum. Evet, yüklemişiz. Budget'i de yüklemişiz. Onun dışında zaten başka bir şey şu an için ihtiyacım yok. O yüzden dolayı direkt burada devam edebilirim. Şimdi yine şu çizgiden bir tane alayım, separatörden şuraya ekleyeyim ve bunun altına devam edeceğim. Bunun için öncelikle gelip yeni bir tane komponent oluşturarak başlayayım. Komponentimin ismi API
API alert nokta tsx olsun. Daha sonra rafc diyeceğim ve bunu yazmaya başlayacağım. Şimdi dediğim gibi öncelikle ne yapacağım? Props'larımı söyleyeceğim ve buradaki tüm değerlere yavaş yavaş erişmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak interface diyelim ve diyelim ki API alert props diyelim. Süslü parantezimi açtım. Bir title'ım olacak ve türü string olacak. Yani şurası. Description'ım olacak. Yani gösterdiğim yer. Description string. Sonrasında bir de varyantım olacak. Badge'ler için kullanacağım bunu. Diyeceğim ki işte public olabilir bu ya da işte admin olabilir diyeceğim. Buraya kadar okeyiz. Şimdi hemen bunlara stil tanımlama işlemlerini yapalım. Burada birazcık farklı bir senaryo ile gideceğiz. Öncelikle diyeceğim ki text map. Yani ne diyeceğim? Şimdi bir title'ımda ya da daha doğrusu bunu kullanırken buradaki public ve admin bölümümüz var ya, bunları göstereceğiz ya. Öncelikle bununla ilgili bir yapı hazırlayacağım. Yani yazması gereken şeyleri buradaki yazdığı gibi değil, büyük harflerle yazsın mesela. Bu şekilde yazarak öncelikle bir varyantlarımı tanıtacağım. Diyeceğim ki record, daha sonra yukarıda yazmış olduğum API props, şöyle bir köşeli parantez ve varyantımı buraya ekleyeceğim. Virgül ve bunun türünün string olduğunu söyleyeceğim ve diyeceğim ki public'in değeri public. Ama bu sefer P'si büyük olsun. Sonra tekrar yine şekilde admin'in değeri ne olacak? Admin diyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim ikinci varyantımızı yazmaya. Şimdi biz bu varyantlarımıza bir de stil verelim. Şöyle stillere de bakarken Badge'den faydalanabiliriz. Şöyle gördüğümüz gibi bir default var. Şöyle diğerlerini görebiliyor muyduk buradan? Evet, mesela secondary şuymuş. Outline buymuş. Ya da bu. Evet, mesela adminler için bunu kullanalım. Normal kullanıcılar için de bunu kullanalım. Hemen tekrar burada gelip diyeceğim ki variant 2 nokta record API alert props, yine varyantımı şöyle ekliyorum. Virgül Badge kullanacağım için Badge props'u buraya ekliyorum. Ve yine aynı şekilde burada diyorum ki variant şöyle yazıyorum ve eşittir süslü parantez. Burada diyeceğim ki public için kullanacağım variant hangisiydi? Secondary. Tamam. Admin için kullanacağım variant, o da ne olacak? Şu. Bunları tek tek söyleyeceğim. Sonra gelelim tasarım işlemimizi yapmaya. Öncelikle benim yine aynı şekilde yukarıda yazmış olduğumu tiplerini burada söylemem gerekiyor. Hemen o yüzden bunu ekledim ve Ctrl Space. Evet, bunun elemanlarını yazdık. Sonra alert bölümümüze gelelim. Şöyle bir tasarıma ihtiyacımız var. Bakalım, şu bizim işimizi görür aslında. Şuradaki şu kütüphaneleri alalım. Terminal diye bir tane de ikonu varmış. Onu da görüyoruz bu arada. Lookit. Bunu da aldık. Ve sonra şunu şöyle aynı şekilde geleyim. Kopyalayayım ve buraya vereyim. Sonra şimdi biz bunu rahat bir şekilde görebilmemiz için setting sayfamızın bu altına bir ekleyelim öncesinde. Diyelim ki API alert ve buradaki tüm değerleri yazalım. Title için diyelim ki next URL public. Sonra tekrar geleyim. Description için burada URL vesaire yazdıracağız biz normalde. Şöyle tekrar alışıp göstermem gerekirse. Normalde alert. Şöyle bakalım. Ben burada neyi göstereceğim? Linkimi vesaire göstereceğim. O yüzden localhost diyeyim şimdilik. Burası için ekstra bir şey yazmam gerekecek. Şöyle yapalım. Title, description. Yine Ctrl Space yapalım şurada. Tekrar. Başka ne kaldı? Varyantımız kaldı. Bu varyantımızda da ne diyeceğiz? Public ya da admin diyeceğiz. Admin'i bir deneyelim. Daha sonra da ne yaparız? Public'imizi tekrar bakarız. Şöyle şunları küçülteyim. Hatta şunu şuradan şöyle kapatayım. Şunu da şöyle aradan yok edelim. Tamam.
Şöyle tekrar gelip bir tasarımımıza bakalım. Ne diyor? Burada diyor bir hata yapmışsın sen diyor. Daha önce görmemişiz. Alert props, botke props. Kaçıncı satır? 18. satır. Şurada yapmışsın bu hatayı diyor. API alerts props. Hatanın sebebi parantez şey diyor. Evet, hatamın sebebi şu. Varyantı şurada kapatacaktım. Ve şuradaki şunu ne yapacağım? Sileceğim. Tamam. Şöyle gördüğümüz gibi geldi. Şimdi hemen buradaki yukarıda yazmış olduğum değerleri burada tanımlayarak devam edelim. Diyelim ki şöyle ve diyeceğim ki title. Evet, title'ımız geldi. Tekrar title'ın içinde aynı şekilde devam edelim. Bu sefer de yukarıda yazmış olduğum text map'i kullanacağım. Tekrar bir süslü parantez aç kapadım. Text map, köşeli parantez ve varyantımı söyleyeceğim. Evet, şu şekilde bir yapı geldi. Yukarıdaki varyant vesaire söyledik aslında ama şöyle yapalım. Şimdi tamam, admin yazısı yazacak ama bu şekilde olmadı. Botge'yi de eklememiz gerekecek bizim. Şöyle yapacağım. Title. Tekrar geliyorum buraya. Botge. Şöyle ekleyelim. Daha sonra varyant özelliğine varyant şöyle yapalım. Şuradaki şu varyantın ismini varyant map olarak değiştireyim. Bulmam zor olacak yoksa. Varyant map diyeceğim ve bunun içine de tekrar şöyle bir varyant söyleyeceğim. Evet, şöyle şu şekilde bir kırmızılık geldi. Şu Botge'nin içine de şu yazmış olduğum admin'i bunun içine taşıyacağım. Evet, admin bu şekilde gözüküyor. Hemen buraya bir de diğer kullanıcıya bakalım. Public diyelim. Evet, o da bu şekilde gözüküyor. Tekrar şuna bir admin diyeceğim. Sanki araya birazcık boşluk bir şeyler eklemem gerekiyormuş gibi hissettim. O yüzden dolayı evet eklemem gerekiyor. Şimdi biz burada bir boşluklar için bir class yazalım. Terminal class name alert title. Hemen şuraya tekrar geleyim, bir class name diyeyim. Yan yana olabilirler bunlar. İtemler yan yana yukarıdan aşağı ortada olsun. Ve boşluklar içinde space x2 diyelim mesela. Yemedi mi? Yemedi. Aynı hizada oldular ama space x2 yemedi. Gap desek mesela, gap 4 diyelim. Evet, şu şekilde boşluğumuzu verdik. Tamam. Şimdi gelelim buradaki bu kısma. Şimdi oradaki kısmımız bizim neresi? Burası. Şöyle hemen geleyim, aynı şekilde burayı yazayım. Description. Evet, bu da bu şekilde geldi ama ben bu alanın birazcık daha böyle kod alanında olmasını istiyorum. Şöyle ve buna bir stil yazayım ki burası gerçekten şey gibi dursun. Hemen şöyle diyorum ki class name buraya diyelim ki ne diyelim, background muted iş görür mü? Sadece şöyle bir bakacağım. Evet, şöyle gördüğümüz gibi birazcık grilik ekledi de ben bunu manuel yolla yapacağım. Slate 600 diyeceğim şu şekilde. Evet, o da çok koyu oldu. Slate 200 dersem sanırım kendini belli edecektir. Tamam, daha güzel oldu. Daha sonra padding ekleyeceğim. Şöyle padding 3 ekleyeceğim. Yukarıdan aşağı her taraftan boşluk verdi. Bakayım şöyle. Padding 3 değil 2 diyeceğim. Hemen bir daha bakalım. Padding 2 iyi, tamam. Daha sonra rounded x large diyelim. Her taraftan büyüksün. Aralarına birazcık boşluk vesaire bir şeyler eklemem gerekiyor. O yüzden dolayı px'ti sanırım. Şöyle bakalım. Bu left right'mış. O zaman py. Bazen bunların ikisini karıştırıyorum ben de. Yukarıdan aşağıdan boşluklar. Yok, üstten aşağıdan verdi. Bu olmadı istediğim gibi. Sileyim. Şöyle yapalım hemen. Margin top 2 diyeyim sadece. Ya da şöyle yapalım. Buraya bir class name margin top 7 diyeyim. Evet, şu şekilde tamam. Burada boşluk verdiğim zaman yiyor. Şuraya 4 diyelim.
Tamam, şu şekilde ne yaptık? Bunu da yaptık. Şimdi ben buna aynı zamanda ne istiyorum? Kopyalamak istiyorum yani. Şey yapacağım. Şuraya bir yere bir kopyalama ikonu gibi bir şey ekleyeceğim. Onun için yine alert description'ın içine hemen bir tane buton oluşturarak başlayayım. Ve bu butonun da şöyle tekrar gelin bir varyantına outline diyelim. Boyutu küçük olsun. Size sm olsun. Ve içine de bir tane ikon ekleyelim. Şöyle copy yazarsam, evet, şöyle bir ikon varmış. Bunu ekleyelim. Buna bir class name verelim. H4v4 diyelim. Evet, şu buraya bu şekilde geldi. Şimdi ben bunun ikisinin birazcık ne yapacağım? Şeylerini ayırmam gerekiyor. Şimdi description şöyle yapalım. Bunlara şöyle flex diyelim. Burada da item center diyelim. Daha sonra bu butona bir class name ekleyebiliyor muyuz? ml auto diyeyim. Evet, onu da bu tarafa ne yaptım? Attım. Tamam, güzel. mt4 şu mt4'lerden birini bir kaldırayım bakalım. Tamam, iki tane olmasın, şöyle daha iyi. Güzel, tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi ben burada ne istiyorum ben? Burada kopyaladığım şey buradaki yazıyı kopyalasın. O yüzden dolayı buna bir on click eventi yazacağım. Öncesinde geleyim şurada bir yazalım. Diyelim ki const on copy olsun ismi ve diyelim ki description değerini kopyalayacağımız için string diyeceğim. Şöyle bir açayım. Süslü parantez ve burada navigator nokta clipboard nokta write text ve kopyalayacağın şeyin ismi description, yani yukarıda vermiş olduğum description, aşağıda da yine aynı şekilde değerini vereceğiz. Daha sonra bu işlem olduğu zaman toast ekleyelim ve diyelim ki success, diyelim ki api root copy successful yazsın. Tamam. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geleceğiz. Burada ne yapacağız? Değerimizi söyleyeceğiz. Şimdi buton şöyle bakalım. Butona tıkladığım zaman olacak işlem. O yüzden dolayı burada butonun on click işlemine diyeceğim ki şöyle enter atayım, siz de rahat görün. On click, tamam. Şöyle diyeceğim ki bir parantez açayım, kapatayım. On copy ve benim description değerim zaten burada geliyor. Aynı şekilde ne yapıyorum? Bunu söylüyorum. Tamam. Şöyle bir kopyalayalım. Evet, uproot successful dedi. Şuraya şöyle yapıştırıyorum. Evet, localhost yazıyor ve bunu başarılı bir şekilde kopyaladı. Şimdi gelin buradaki URL kısmına. Ben bu URL'i her seferinde böyle taksit yazmak istemiyorum. Yani her seferinde geleyim bunu yazmak istemiyorum. Şu an hangi sayfadaysam onun URL'ini vermesi bana mantıklı olacaktır. Eğer ki ekstra bir şeyler eklemek istiyorsam onları vesaire tabii ki yine aynı şekilde ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Bunun için hemen bir tane yeni bir şey yazalım. Hook yazalım. Şöyle hooks'umuza gelelim. Diyelim ki use origin olsun ve tsx diyelim. Sonra ben burada export ya da şöyle diyebiliriz. Rafça yine aynı şekilde use origin diyelim. Tamam. Bu kütüphane yine aynı şekilde gelsin. Şimdi döndüreceğimiz şeyde bir use effect işlemi çalıştıracağız. Ama öncesinde bunları şöyle bir yazalım. Diyelim ki const mounted olsun virgül set mounted ve diyelim ki use state false diyelim. Şimdi biz bunu buraya yazdığımız için gerçi burada çok bir etkisi olmaz galiba. Bir bakalım, use silent'a ihtiyacımız olmaz sanırım. Tamam, şöyle bir yazalım öncesinde. Diyelim ki sonrasında const origin olsun bir tane şeyim. Type of nokta type yok, boşluk window eşit değilse undefined'a o zaman vv window location location
origin ya da window location origin, şu şekilde ne yapacağım? Boş diyeceğim. Ve tekrar geleceğim. Burada diyeceğim ki use effect parantez aç. Şöyle süslü parantez, yukarıdaki set mounted'la bunu söyleyeceğim ve buna true diyeceğim. Sonra şurada bir tane şunu çağıralım. Burada söyleyelim. Ve virgül. Ve burada da diyeceğim ki return'ları dön, şöyle aslında şöyle yapalım biz bunları. Buraya diyelim ki export const origin. Burada da yine aynı şekilde bitirmemiz gerekiyor şu parantezi. Tamam. Sonra eğer ki if mounted'sa, o zaman değilse return boş dönder. Ama bir sıkıntı yoksa o zaman bana origin'i dönder diyerek verimizi döndüreceğiz. Şimdi tekrar gelelim, aynı şekilde burada settings formumuzda description bölümünde yazalım bunu. Tabi description bölümünde yazarken öncesinde benim tekrar yine origin'imi çağırmam gerekiyor. Şu paramsların yanında yine aynı şekilde ne yapalım, burada söyleyelim. Const origin eşittir use origin. İsmini de düzgün yazamamışım ama neyse. Şöyle yazalım. Sonra tekrar geleyim aşağı. Aynı şekilde bir hata mı aldık? Daha aynı bir şey gördüm. Tamam, bir şey yok galiba. Bakalım yine biz. Tamam, bir hatamız yok. Sıkıntı yok. Daha iyi bir hata gördüğüm gibi oldu. O yüzden şey yaptım. Tamam. Şimdi yine description bölümünde şöyle hemen geliyorum. Bir süslü parantez açıyorum. Tuhaf tırnaktan süslü parantez, ama köşe işte dolar süslü parantez. Yukarıda yazmış olduğum origin benim aslında neyim? URL'im. Bakın direkt aldı. Artık buradan sonra da diyeceğim ki API slash şöyle tekrar dolar süslü parantez params'tan gelen store ID diyeceğim. Evet, bunu da bu şekilde ne yaptık? Başarılı bir şekilde yaptık. Tekrar geleyim, kopyalayayım. Evet, doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi şuranın rengini şöyle birazcık daha sadece oynayayım. Bir tık daha sadece açayım. Nerede yazdık onu? API alert ML auto BG slate 200 değil 100 varmış. 100 diyelim, bir bakayım. Hiç belli olmadı. Tamam, vazgeçtim. 200'de kalsın. Ya da BG Stone'du sanırım. Onlardan da kullanabiliriz. BG Stone 200 diyelim, şöyle bakalım. Evet, bu da aslında olabilir. Sıkıntı yok. Tamam. Yok, Slate kullanacağım ben. Vazgeçtim. Tamam. Şunu da bu şekilde halletmiş olalım. Evet, bunu da hallettik. Şimdi mağazamızın şuradaki şu yeni ekleme işimine bakalım. Evet, şimdi mağazamızın eksik olan o yani mağaza ekleme bölümünü unutmuştuk. Hemen gelip onu yapalım. Bunun için şöyle tekrar geliyorum. Komponentlerimden neydi onun ismi? Store Switcher'ı açıyorum. Şimdi bu Store Switcher'de benim normalde şurada şöyle bakalım neyimiz var. Bir store modalımız var ve işte aynı zamanda open set open diyerek şurayı açıp kapatıyoruz. Yani ne yapacağım ben mantıken? İlk başta bunu kapatacağım ve daha sonra store modalımı ne yapacağım? Açacağım. Bunun için şöyle tekrar geleyim. Şurada bir command separatör var. Bunun altına aynı şekilde gelip yazalım. Hemen buradan geliyorum tekrar dokümantasyona. Command bulayım şuradan. Ve buradan şuradan kod diyeyim. Ve command gruplardan şöyle bir tanesini yine aynı şekilde geleyim alayım. Ve bunun altına yapıştırayım. Burada benim sadece bir tane item'a ihtiyacım var. O yüzden dolayı şu gereksiz diğer item'ları buradan temizleyeyim. Bir tane item'ım kalsın. Bakalım. Evet. Şuradaki şu settings yazısı kaldıralım. Kullanmasak da hata vermez sanırım. Tamam. İkon olmasın başında. Şuradaki şu ikon da olmasın. Ve burada da new store desin. Tamam. Artık yapacağım tek şey bu command item'a gelip bir tane fonksiyon yazmak. Bunun için şöyle on select diyeceğim.
Sonra bir parantez açacağım. Şöyle diyeceğim ki süslü parantez. Benim öncelikle şu şeyi kapatmam gerekiyor eğer açıksa. Set false diyeceğim. Sonra store modal diyeceğim. Bunu da ne yapacağım? On open ya da is open. On open sanırım ya. Şöyle yazalım. Tekrar bakalım. Evet, new store. Evet, bastım. Bu şekilde açıldı ve yeni mağazamı hemen burada ekleyeyim. Görkem diyeyim mesela. Continue diyeyim. Evet, mağazam açıldı ve sayfaya yönlendirdi. Evet, güzel. Bunu da bu şekilde halletmiş olalım. Evet, yeni bölümümüzde devam ediyoruz. Şimdi yeni bölümümüzün ismi Billboard. Billboard'da nelerimiz olacak? Şimdi normalde bir web sitesinde muhakkak görmüşsünüzdür. İndirimlerin olduğu bannerlar olur. Biz de aslında burada bunu yapacağız. Hatta bu bannerları yaparken de daha sonra kategorilerine göre de aynı zamanda billboardlar ekleme işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi store bölümüyle aynı zamanda her mağazanın farklı bir billboardu olabilir. Bu yüzden yazarken modelimizde bunu düşünerek, ilişkilendirerek yazmamız gerekiyor. Hemen gelelim. Diyelim ki model billboard ve süslü parantezimizi açalım. Daha sonra ID'si olacak. Şunu aynı şekilde gelip yazıyorum. Sonra store ID diyeceğim ve bunun türünün string olduğunu söyleyeceğim. Sonrasında store ile ilişkisinin olacağını söylemiştim. Diyeceğim ki store at relationship, yani relation pardon. Buraya yazdığımız isim önemli. Store to billboard. Neden önemli? Yukarıda da aynı ismi kullanacağım. Çünkü ilişkisini bu isimden dolayı alacaklar. Daha sonra diyeceğim ki fields, şurayı küçültelim. Fields'da senin store ID'nin olacağını ve referans olarak da ID'min olacağını söyleyeceğim. Buraya kadar okeyiz. Şöyle büyüteyim, siz de rahat bir şekilde görün. Şimdi aynısını ben bir de yukarıda yapacağım. Tekrar geliyorum. Bir mağazanın birden fazla billboard'u olabilir. O yüzden dolayı billboards diyelim. Ve tekrar gelelim buraya. Burada yazmış olduğum gibi billboard. Daha sonra köşeli parantez açıp kapatıyorum. Add relation ve relation'ın içine de buradaki ismin aynısını gelip yazıyorum. Buraya kadar tamam. Sonra şimdi bizim burada şu an bir hata aldık. Bu hatamızın sebebi bizim buradaki bu store ID'nin bir indeks olduğunu söylememiz gerekiyor. Hemen geliyorum, söylüyorum ve hatam ortadan kalkıyor. Tamam. Şimdi artık diğer alanlarımızı ekleyelim. Şimdi store şeyimizde mantıken bir label alanımız, text alanımız ya da bir şeyler olabilir. Bunu ekleyelim. Öncesinde string diyelim. Daha sonra image URL diyelim. Biz bunları nereye yükleyeceğiz? Bir bulut sunucu olarak dilim dönmüyor işte. Bir bulut sunucuya yükleyeceğiz. Şöyle tekrar yazayım. String. Daha sonra oluşturulma tarihi ve update tarihine ihtiyacımız var. Onları da şuradan şöyle ne yapayım? Alayım. Tamam. Buraya kadar okeyiz. Şimdi bunları ne yapacağız? Hemen veri tabanımıza ekleyeceğiz. npx prisma db push diyeceğim. Ve yükleme işlemini, yani veri tabanıyla ilgili işlemi yapacak. Ve şurada da zaten bizim normalde Prisma Studio'm açık zaten. Şuradan şöyle tekrar geleyim. Bir işi bitirsin öncelikle. Tamam. Şu an store açıkmış. Şöyle şuradan kapatıyorum. Tekrar şöyle sayfamı yenileyelim bir. Şöyle tekrar bakalım. Store. Evet, gelmedi. Herhalde tekrar yeniden başlatmam gerekiyor. Şöyle tekrar yes. npx Prisma Studio. Evet, şu an gördüğümüz gibi ne oldu? Billboard'umuz da geldi. Add record dediğim zaman şu şekilde kayıtlarım geliyor. Tamam. Şu an için bir şey yapmayacağım. Discard changes diyelim. Şimdi tekrar yeniden projemi ayağa kaldırayım. Bunlarla ilgili API'larımızı yazarak devam edelim. Şimdi hemen geliyorum burada. Benim API'lerim nerede burada? Public app'in içinde API, burada stores var. Şimdi bizim mağazalara göre aynı şekilde API'lerimiz olacağı için yazarken de yine aynı mantıkla yazalım. Yani şöyle yapalım hemen. API'nin içine yeni bir tane folder oluşturayım ve statik bir isim olarak store ID diyelim. Ve yine aynı şekilde tekrar geleyim. Bunun içine yeni bir şey oluşturayım ve bunun içinde de billboard
ya billboards bu şekilde olsun. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Tekrar bir tane daha şey oluşturayım. Kategori. Yes. Evet, şunları rahat bir şekilde görebilmek için oluşturdum şu an kategorisi. Zaten daha sonra onu yapacağız. Billboards'umuza yine aynı şekilde gelelim, bir tane root.ts ekleyelim. Şimdi bizim bu root.ts'imizde ne işlemimiz olacak? Bir tane billboard ekleme işlemimiz olacak. O yüzden dolayı burada hemen bunu yazmaya başlayalım. Şimdi bizim yine neye ihtiyacımız var ilk olarak? Şunu diğerlerinden gelip kopyalayabiliriz. Şu yukarıdaki şu 3 arkadaşa ihtiyacımız var. Evet. Şimdi tekrar geliyorum burada. Diyeceğim ki export async function ve türü post olsun. Sonra rec yine aynı şekilde ve buraya da request diyelim. Virgül süslü parantez açayım yine. Diyelim ki params olsun yine ve tekrar paramsı ne olacak bizim? Store bir dakika, bunu yanlış yazdım sanırım. Params. Hatta tekrar süslü parantez. Store ID ve türü string olsun. Evet, şöyle büyüteyim. Zaten API yazacağız şu an. Tamam. Sonra tekrar buraya gelip ne yapıyorum? Bir try catch işlemi yazarak devam edeceğim. Şimdi ilk olarak biz yine user ID'mizi vesaire çekelim. Hatta şurada şöyle var mıdır? User ID, body. Daha sonra da alacağım değerler olacak. Şuradan şöyle bir tane kopyalayayım. Şimdi aynı zamanda benim user ID ile ilgili bir kontrol yapmam gerekiyor. Şunu da aynı şekilde gelip alayım. Şimdi user ID tamam. Body tamam. Body'de benim bu sefer göndereceğim değerler bir tane label olacak ve bir tane image URL olduğunu söyleyeceğim. Şu an tekrar zaten buraya gelip bakacak olursak diğer değer, yani body'de göndereceğim değerler zaten bunlar. Bir de parametre ile ne göndereceğim? Store ID'yi göndereceğim. Şemamıza bakalım, başka atladığımız bir şey var mı? Bunlar otomatik oluşuyor zaten. Bunun ikisini gönderdim. Bu zaten mağaza ile ilgili ayarlar. Bu da otomatik oluşuyor. Başka bir şey kalmamış oluyor. Tamam. Şimdi bunun ikisini yazdım aynı şekilde ve sonra yine kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. User ID bunu söyledim. Şundan şöyle bir tane daha gelip aynı şekilde kopyalayayım. Bu sefer kontrolümüz label olsun. Desin ki 400 desin. Label is required desin. Ve aynı şekilde bir tane daha gelip kopyalayayım. Ve bu sefer de image URL olsun. Image URL is required desin. Sonra tekrar bir tane daha ya da diğerlerinden şöyle bakabiliriz. Store ID mesela. Burada ne diyor? Param Store ID'ye ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Parametre ile gelen Store ID var mı yok mu? Bunun kontrolünü yapacağız. Şimdi Store ID yazdığımıza göre diyeceğim ki const store by user ID diyelim şöyle. Ve diyelim ki await Prisma DB'den gelen evet, await'ten sonra nokta attım ondan dolayı. Prisma DB'den gelen store find first. Şöyle ve burada diyorum ki where süslü parantez ID ile store ID'yi bir karşılaştırıyorum öncelikle. Params'tan gelen store ID'yi ve user ID'yi de burada tekrar yine dahil ediyorum. Eğer ki bunlarla ilgili bir işlemimiz yoksa, yani yine kullanıcı ne yapmamış oluyor? Giriş yapmamış oluyor. O yüzden dolayı tekrar şöyle bir tane daha kopyalıyorum ve bunu aynı şekilde yazıyorum. Sonra gelelim ekleme işlemine. Artık tekrar geliyorum. Diyeceğim ki const billboard eşittir await prisma db nokta billboard nokta create parantez açtım. Süslü parantez açtım ve burada diyeceğim ki datanın içinde süslü parantez label'ım olacak, image URL'im olacak ve bir de store ID'm olacak ve bunun değeri de params'tan gelen store ID olduğunu söyleyeceğim. Buraya kadar okeyiz. Sonrasında eğer ki bir sorun yoksa, buraya kadar gelebildiysek artık return next response diyerek
ne yapabilirim? Bu billboard'u döndürebilirim. Bu şekilde ekliyorum. Sonra gelelim buradaki bu işimize. Catch işleminde diyeceğiz ki console nokta ya da şöyle yapalım. Bunları da zaten yazmışızdır. Console.log şöyle şuradan yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Console.log burada şey desin bu sefer. Billboard error desin. Interval server error bunu da bu şekilde söylesin. Buraya kadar okeyiz. Şimdi biz burada ne yaptık? Kayıt işlemini yaptık. Yine aynı şekilde bizim bir de bu billboard'dan verilerimizi çekmemiz gerekiyor. Şimdi onunla ilgili yine fonksiyonumuzu yazalım. Şöyle bunu küçülteyim. Tekrar geleyim. Export async function ismi bu sefer get metoduyla olsun ve şuradaki şu değerlerimi yine aynısı bana lazım. Şöyle şuradan şuraya kadar ki bölümü kopyalayalım. Tamam. Sonra şimdi bizim burada yapacağımız şeyler aslında birazcık daha az. Çünkü bir ekleme işlemi yapmadığımız için bizim kontrol edeceğimiz şeyler de az olacak. Store ID var mı yok mu? Öncesinde bunu bir kontrol edelim. Bunları kontrol ederken de tabii yine try ve cage'in içinde yapalım. Şöyle tekrar geliyorum. Bu var mı yok mu? Bunu bir kontrol etsen. Eğer ki varsa o zaman const billboards diyelim bunun ismine, await Prisma DB'den billboard bir tane bana yine daha doğrusu bir tane de fitmen'i ne yapsın, değerleri çeksin. Where store id'deki params nokta store id diyerek bana ne yapacak, bu veriyi çekecek. Eğer ki bir sorun yoksa tekrar ne yapacak bize, return next response şunu şurada ekleyelim ve burada da döndüreceğim değer billboards'larım kaç tane billboards geldiyse burada bize döndürecek. Yine aynı şekilde bir de hata için şundan şöyle yazalım. Ve burada da billboard get diyelim. Sonuçta bu get sorgusu, aslında buna da post diyebiliriz. Tamam. Nerede hata olduğumuzu kolay bir şekilde console.log'da bulabilmek için. Aslına bakarsanız bunlarla işimiz bittiği zaman kaldırmamız ya da çok fazla durdurmamamız gerekiyor. Duruma göre siz ne yapabilirsiniz? Silebilirsiniz. Bu da tamam. Onun dışında bizim başka neye ihtiyacımız var? Bizim bu verileri aynı zamanda güncelleyebilmeli, silebilmeli, onun gibi işlemler yapabilmeliyiz. Bu işlemleri yaparken de bana ne lazım? Billboard'un ID'si lazım. Ya da tek bir tane billboard çekmek isteyebilirim. ID'ye göre bunların API'lerin şeyini oluşturmam gerekiyor o yüzden. Şimdi bizim normalde burada bir tane billboard'umuz var. Yine aynı şekilde tekrar gelelim bunun içine. Şöyle bir köşeli parantez billboard ID şu şekilde yazalım ve bunun içine tekrar yeniden gelip root.ts yazalım. Bunun içine de yine teker teker ne yapacağız? Her şeyi yazacağız. Şöyle tekrar yukarı çıkayım. Şu yukarıdaki şu 3 arkadaşı tekrar yeniden alayım. Şimdi biz buradaki öncelikle getirme işlemi yapalım. Getirme işlemini yaparken de ben bir tane değer getireceğim bu sefer. O yüzden dolayı billboard'un ID'sine göre bir getirme işlemi yapacağım. Hemen tekrar geliyorum. Export async function ve bu yine aynı şekilde şeyimiz ne olacak bizim? Get olacak. Rec ve burada da request olacak. Aynı şekilde store'da yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Aslında burada yine bir paramsımız olacak ve eşittir süslü parantez, yine bir paramsımız olacak ve eşittir süslü parantez. Bu sefer bu klasörün ismi neyse yine aynı şekilde geleceğiz. Buraya bunu söyleyeceğiz. Billboard ID ve bunun türünün de string olduğunu söyleyeceğiz. Sonra tekrar geliyorum try. Süslü parantezimi açtım. Şöyle try değil de tekrar geliyorum. Try catch otomatik gelsin şöyle, tamam. Şimdi bizim yine aynı şekilde kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Şuradan şöyle tekrar geleyim. Şöyle biraz aşağıdakindeki gibi yine bir get işlemi yapacağım. O yüzden dolayı şurayı şöyle direkt kopyalayayım ve burada şartlarımı tekrar düzelteyim. Şimdi param store ID tamam, bunu aynı şekilde yaptık. Bunun ismi billboard yapabiliriz. Sonuçta bir tane veri çekiyoruz ve burada da çekerken de ne çekeceğiz? Find
unique, eşsiz bir değer çektiğimi söyleyeceğim. Ve çekerken de where id'ye göre çekeceğim ve params'tan gelen ne var? Billboard id'ye göre çektiğimi söyleyeceğim. Ve sonrasında tekrar yeniden şurada ne yapacağım? Şu değerimi döndüreceğim. Billboard değil, billboard'u döndürdüğümü söyleyeceğim. Buraya kadar okeyiz. Sonra yine benim aynı şekilde bir hata mesajı için şunu buraya aynı şekilde gelip kopyalayabilirim. Evet, bir tane ürün çekme işlemimizde, pardon ürün diyorum, alışkanlık. Bir tane billboard çekme işlemimizde tamam. Onun dışında başka neyimiz olacak? Silme işlemimiz olacak. Silme işleminde de bütün kontrolleri yine düşünmemiz gerekiyor. Mesela user giriş yapmış mı, yapmamış mı? Bu ID var mı, yok mu? Bunları bakacağız. Şimdi tekrar yine aynı şekilde tekrar yeniden bir tane daha geleyim. Export ASYNC function. Evet, buradaki işlemimiz yine delete. Almamız gereken şey yine şöyle şurayı kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Renk bunlar vesaire. Tamam, okey. Şimdi billboard ID'mi aldım. Burada aynı zamanda şunu da düşünmem gerekiyor. Ben kendi mağazamın dışında başka bir mağazanın ürününü silememem gerekiyor. O yüzden dolayı store'un ID'sini de buraya eklemem gerekiyor. Hemen tekrar geliyorum buraya. Diyorum ki store ID eşittir string. Bunun da kontrolünü yapmam gerekiyor. Yoksa ne olur? Bir güvenlik açığı olur. Sonra tekrar geliyorum. Burada yeniden bir try catch işlemi yazıyorum. Ve yaparken yine işlemlerimi şuradan kopyalayabilirim aslında bir şey. User ID işlemimiz olacak. Bir body vesaire ihtiyacımız yok. Şunu şuradan şöyle ekleyelim. Tamam. Sonra user ID ile ilgili bir kontrolümüz var zaten. Şunu aynı şekilde gelip yazalım. Bu da tamam. Sonra şurada şöyle tekrar bir gelip bakalım. Evet. Store ID ile ilgili bir kontrol yaptık bu zamana kadar. Şimdi Billboard ID ile ilgili yine bir kontrol yapmamız gerekiyor. Şunu şuradan şöyle yine aynı şekilde geleyim, kopyalayayım. Şöyle aşağı tekrar geleyim. Bu sefer params kimin kontrolünü yapacağız? Billboard ID'nin kontrolünü yapacağız. Ve bana da burada Billboard ID is required desin. Bu da tamam. Sonra tekrar gelelim. Burada diyelim ki const bunu da yaptık galiba bir yerde de. Nerede yaptık? Burada yaptık sanırım. Şöyle bakalım. Evet, yine şurada ne yapacağız? Bu kullanıcının mı bu mağaza? Bunun kontrolü için yine tekrar geleceğim. Bunu yazacağım. Bu da tamam. Eğer ki boşsa yine aynı şekilde bunu yazacağım. Tekrar kopyalayalım. Eğer ki cevap olumsuzsa giriş olmamıştır diyeceğim. Ve en aşağıda da tekrar daha doğrusu burada bunu yaptık. Önce sileceğiz. Daha sonra da ne yapacağız? Döndüreceğiz değerlerimizi. Hemen tekrar diyelim ki const billboard eşittir await prisma.db nokta billboard delete parantez aç, süslü parantez aç, where süslü parantez aç, id params'tan gelen billboard id diyeceğiz. Şimdi ne yapacağız son olarak? Yine aynı şekilde geleceğiz. Burada return next response diyerek bu verimizi burada döndüreceğiz. Ve catch kısmına da şundan bir tane gelip kopyalayayım. Ve buraya da billboard bu sefer delete hatası diyelim. Bu da tamam. Başka ne kaldı? Tek tek çekme yaptık. Get'i yaptık. Bir de son olarak update işlemimizi yapalım. Update işlemimizde aslına bakarsanız neredeyse şeyin aynısı, delete'in aynısı, yine kontrollerimizi vesaire yapacağız. Ama gönderilen değerler olduğu için de aslında posta da aynı şekilde birazcık benziyor. Hemen tekrar gelelim. Diyeceğiz ki export async function ismi page olsun ve burada bir rec çalıştıracağım ve request diyeceğim. Şu şekilde. Aslına bakarsanız yine şuradan aynı şekilde şuna alabilirim. Yine ne yapacağız? Kendi mağazamızı mı güncelliyoruz? Başkasının mağazasını mı güncelliyoruz? Yine o yüzden dolayı store ID'yi ne yapıyoruz? Alıyoruz. Tekrar buraya geliyorum. Try catch diyeceğim.
Ve buradan birazcık kopya çekeceğim. Şimdi benim yine aynı şekilde user ID'ye ihtiyacım var. Sonra işte Params Billboard ID'ye ihtiyacım var. Buna ihtiyacım var. Şuraya kadarki bölüme kısacası ihtiyacım var. O yüzden dolayı bunu buraya bu şekilde yazalım. Tabi sadece bunları buraya yazmakla olmaz. Başka nelere ihtiyacımız var? Bunları da söyleyeceğiz. Şimdi biz burada page yani güncelleme işlemi olduğu için yani benim bir veri göndermem gerekiyor. Gönderdiğim veri nerede olacak? Body'nin içinde olacak. Yani sorgumda olacak. Bunu body değişkenine atıyorum. Await request'ten gelen JSON sonrasında diyeceğim ki göndereceğim değerler yine label ve image URL olacaktır ve bunları body'den alacağımızı söyleyeceğiz. Ve sonrasında benim bunları yine aynı şekilde teker teker ne yapmam gerekiyor? Kontrol etmem gerekiyor. Şunlardan şöyle bir tane user ID'den kopyalayayım. Burada 400 hatası desin ve desin ki label şundan şöyle kopyalayayım. Evet. Label is required desin. Bir tane daha aynı şekilde kopyalayayım. Ve burada da image URL is required desin. Bu da tamam. Onun dışında şöyle tekrar aşağı doğru inelim. Bunları vesaire zaten kopyaladık, yazdık. Artık geriye ne kaldı? Güncelleme işlemim kaldı. Sadece hemen gelip diyorum ki const billboard eşittir await prisma db nokta billboard nokta update parantez aç süslü parantez aç where id params'tan gelen billboard'la bunu eşleştir ve data varmış sana gelen bu datanın içindeki şartımızı söyledik. Şimdi datayla da ne yapıyoruz? Değişecek şeyleri datasını buraya söylüyoruz. Ve sonra yine aynı şekilde tekrar geliyoruz. Burada return next response nokta json ne yazdık buranın ismine? Billboard yazdık. Yine aynı şekilde yazıyoruz. Ve son olarak bir de şuradaki şu hatamızı yine aynı şekilde gelip alalım ve buraya yazalım. Ve bu sefer de burada da page ya da update diyebiliriz. Evet, bu da tamam. API'larımız artık hazır gibi. Artık ne yapacağız? Tasarımımızı yapacağız ve burada bu billboard bölümümüzü çalıştıracağız. Evet, bir hatamız var mı? Şöyle bir baksın. Gerçi pek bir şey anlaşılmaz ama tamam. Evet, şimdi billboard sayfamızı artık yaparak devam edelim. Şimdi bizim billboard sayfamızda ilk başta karşımıza nelerin gelmesi gerekiyor? Şu settings'teki gibi şöyle bir yazı. Burada add new item. Daha sonra burada mağazamızın işte daha doğrusu billboardlarımızın listesi ve de en sonunda en aşağıda bunun gibi bir verilerin gelmesi gerekiyor. O yüzden dolayı hemen page.tsx'imi açtım ve settings'teki şu alanı kopyalayarak başlıyorum. Şimdi ben data table vesaire yazacağım için bunları bir yine ayrı ayrı komponentlerde yapacağım ve ne yapacağım? Buraya sırayla çağıracağım. Şimdi ilk olarak geldim. Page tsx billboard'umun içine şu şekilde bunu yazdım. Sonra tekrar geliyorum. Yeni bir tane components klasörü oluşturuyorum ve bunun içine tekrar geliyorum. Buraya diyelim ki billboard silent tsx diyelim ve roughc diyeyim, şunu şu şekilde şöyle getireyim. Sonra yine setting sayfamızda, daha doğrusu şöyle tekrar bakayım. Şimdi şurada setting sayfamızda bizim neredeydi? Şöyle formumuz var. Bu formumuzda şu alanı almak istiyorum ben. Yani header, title, description, bu alanları yine aynı şekilde geleceğim, alacağım ve buraya yapıştıracağım. Sonra bunların tabii ki bir sürü kütüphanesi var. Bunları eklememiz gerekiyor. Header, title. Daha sonra işte on click'i şu an için sileyim. Sonra butonun kütüphanesi var yine aynı şekilde. Onu ekleyelim. Başka burada bir loading işlemimiz var. Şöyle settings form'a geleyim. Şimdi benim normalde bir yönlendirme işlemi yapacağım için params ve router'a da ihtiyacım var. Şunları şöyle direkt kopyalayayım ve şuraya ekleyeyim. Ve bunların kütüphanelerini teker teker yükleyeyim. Use origin'e şu an için ihtiyacım var mı bilmiyorum ama şu an için şu ikisine ihtiyacım var. O yüzden
Şu ne yapıyorum? İkisini ekliyorum. Şunun Next Navigation kütüphanesi. Use State. Şunu da aynı şekilde ekleyelim. Tamam. Yukarıda tekrar geleyim. Diyelim ki Use Silent. Ve page sayfamda tekrar geleyim. Bu Billboard Silent'ı çağırayım. Billboard Silent. Tamam. Evet, bakalım bir hatamız vesaire bir şeyimiz var mı? Var. Trash ikonu diyor. Şimdi ben buraya ekleme işlemi yapacağım için trash ikonunu eklemiyorum. Plus ikonu diye bir ikon ekleyeceğim. Şu şekilde sayfamı tekrar getireceğim. Hemen düzelterek devam edelim. Manage Store diyor. Manage Billboard olsun. Ve burada da Billboard ve yanında da kaç tane billboard'um varsa bana onu söylesin. Şu an için bu şekilde yazıyorum. Sonra bu artı butonunun rengini değiştirelim. Default diyelim ve yanına da diyelim ki add billboard. Şöyle bir de mr2 ekleyeyim. Birazcık daha aralarına boşluk eklemiş olayım. Güzel. Bu tamam. Şimdi ben buraya tıkladığım zaman bir sayfaya gitmesini istiyorum. Şimdi bu sayfayı yazalım hemen. Butonun on click eventine gelip diyeceğim ki şöyle router.push ve gideceğin sayfa şu olacak. Süslü parantez tuhaf tırnak şöyle diyeceğim ki paramsımdan store ID'yi alacağız yine ve buradan sonra gideceğin sayfa Billboard'ın içindeki Billboard'dan sonra new sayfasına gideceğini. Şu an benim new sayfası diye bir sayfam yok. Şöyle add Billboard'a tıkladığım zaman gördüğümüz gibi hata alacağız. Şimdi benim birden fazla sayfam olacak. O yüzden dolayı biz bu Billboard sayfasında aslında statik değil dinamik bir yapı oluşturursak bize daha mantıklı olacaktır. O yüzden dolayı köşeli parantez aç kapa yapıyorum ve içine Billboard ID diye bir değer ekliyorum. Ve tekrar geliyorum. Bunun içine page.tsx ekliyorum ve şu şekilde rafce diyorum. Evet. Şu an çalışacaktır. Bir sıkıntı yok. Şu rafceyi tekrar yeniden yazayım. Buraya Billboard page yazalım. Evet, burada page yazısını bırakmak pek mantıklı olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü biz deploy ederken bana bu page'lerle ilgili hata veriyor genellikle. O yüzden eğer ki gördüğünüz başka bir yerde varsa bunları muhakkak düzeltin. Bu console'larda page yazmasın yani. Başka bir page ile çakıştığını söylüyor çünkü. O yüzden dolayı. Tamam. Şimdi bizim bu page'imizde peki neyimiz olacak? Yine ben burada aynı şekilde bir form çalıştıracağım. Ve bu formu çalıştırırken de şunu şuradan yine aynı şekilde geleyim kopyalayayım ve şöyle gelsin. Tamam. Şimdi ben bunun için de formu çalıştıracağım ama benim mantığım şu şekilde olmalı. Şimdi benim iki tane formum olması gerekiyor mantıken. Ya da bu bir tane formu iki tarafta da kullanabilmem gerekiyor. Yani hem update'de hem eklemede aynı formu aslında kullanabilirim. Böylelikle hardcode yazmamış olurum. O yüzden dolayı ne yapacağız? Tek seferde bunu halletmeye çalışacağız. Şimdi şöyle yapacağım buna. Diyeceğim ki şuraya tekrar geleceğim. ESYNC diyeceğim. Ve burada bir params diyeceğim. Ve bir parametreyi alacağım yine aynı şekilde. Ve diyeceğim ki params iki nokta tekrar billboard ID. Klasörün ismiyle aynı olmak zorunda. Eğer ki bir hata yaparsanız burada o yüzden hata alırsınız. Klasörün ismiyle aynıysa sıkıntı yok ve bunun türüne ne diyeceğiz? String diyeceğiz. Şöyle bakayım. Evet, burada bir hata oldu iyice. Şöyle tekrar params aç kapa. Evet, iki nokta params. Evet, parantezleri komple karıştırmışım. Şuraya tekrar şundan iki tane böyle olması gerekiyor. Evet, tamam. Şu an bir hatamız yok. Şimdi biz buraya bu değerlerimizi aldık. Okey. Hemen burada geleceğim. Diyeceğim ki const billboard eşittir await prisma db nokta billboard find unique
Tekrar süslü parantez where süslü parantez id params nokta billboard id diyerek burada bir çekme işlemi yapacağım. Sonra tekrar geleceğim burada. Burada bir page'imiz var bizim. Şimdi bu page sayfasında bunu çağırabilmem gerekiyor. Ama öncesinde bununla ilgili bir de form oluşturmam gerekiyor. Hemen şuraya tekrar gelelim. Bir components diyelim. Ve tekrar gelelim burada. Billboard forms.tsx rafc diyelim. Ve tekrar geleyim burada. Diyelim ki billboard forms şu şekilde ve buna bir değer göndereceğimi ve göndereceğim değerin bu olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi gelelim billboard formumuzu hemen bunu ekleyerek de başlayalım. Hemen şöyle yukarı geliyorum. Bir interface diyorum. Ve diyorum ki billboard forms props süslü parantez ve bunun içinde initial data eşittir ya billboard olacak Prisma Silent'taki ya da null olacak. Null olduğu zaman ekleme işlemi olacak. Billboard'dan bir veri geldiyse o zaman güncelleme işlemi olacak. Ve bunu bu şekilde kaydedelim. Ve tekrar geleyim buradaki bu formumuzda da yine tekrar gelelim. Ctrl Space tabi gelmedi. Neden? Çünkü buraya eklemedik. Şuraya bir süslü parantez ekliyorum. Ve diyorum ki 2 nokta yukarıda yazmış olduğum props ve buraya da Ctrl Space initial data. Ve burada yine yazdığım zaman yukarıdaki göndermem gereken billboard değerini ne yapıyorum? Gönderiyorum. Tamam. Evet, şu an için gördüğümüz gibi billboard forms yazıyor. Şimdi biz bu formumuzun tasarımını aslında benzerini yine ne yaptık? Settings bölümünde yaptık. O yüzden dolayı settings'ten yine birazcık kopya çekebiliriz aslında. Alert modalımız var. Yine şu şekilde bir yapımız var. Bunlar var. Bunları ne yapacağız? Teker teker kopyalayacağız. Birazcık düzenleyeceğiz. Şöyle yapayım ben. Şuradaki şu gereksiz tüm sayfaları kapatayım. Sadece ikisi kalsın ki birbirlerine bakarak gidelim. Şimdi şöyle settings formuma geliyorum. Şöyle yukarıdan aşağı bakıyorum. Şimdi benim mantıken yine şunlara ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı hemen geleyim bunları ekleyeyim. Kütüphanelerini şu şekilde ekliyorum. Ve yukarı şöyle çıkayım. Use silent. Tamam. Sonra tekrar şöyle aşağı doğru geliyorum. Şimdi burada bizim yine open set loading vesairemiz var. Yine bunlara da ihtiyacımız olacak. Bunları da şöyle ekleyelim. Use router'ı yanlış eklemişim yine. Next navigation ekleyeceğiz. Use state'i yine aynı şekilde gelip ekliyorum. Tamam. Onun dışında benim burada bir formum olacak. O yüzden dolayı benim buraya bir Z şeması yazmam gerekiyor. İlk başta Z şemamızı yazarak şöyle devam edeyim. Yine interface'ime şöyle tekrar geleyim. Burada da hatırlarsanız şurada bir Z şemamız var. Şundan var. Yine aynı şekilde bir Z şeması yazacağım. Tekrar geliyorum burada. Diyelim ki ya da şuradan direkt kopyalasak mı? Şöyle kopyalayalım olmazsa. Şöyle yapıştıralım. Burada diyeceğiz ki setting değil billboard form values diyeceğiz. Z infer form şema diyor. Ve form şemamda burada form şemamda değerlerimi söyleyeceğim. Şimdi benim mantıken bir tane label değerimin olacağını söyleyeceğim. Ve minimum width'inin 2 olduğunu söylemişiz. Sonra image URL'im olacak. Biz hatırlarsanız API'mizde bu şekilde yazmıştık. Ve onun da minimum değerinin bu olduğunu söyleyelim. Buraya kadar tamamız. Tekrar gelelim settings formumuza. Başka neyimiz var? Şöyle baktığımız zaman bu verilere erişebilmem için şöyle bir de neyim var? Değerim var. Yine tekrar geleyim. Burada bunu hemen söyleyelim. Form settings form değil burası. Artık billboard form values resolver form şema. Bunların bu arada kütüphanesi var. Zoto vesaire var. Bunları almam gerekiyor. Şu ikisini aynı şekilde gelip kopyalayayım. Yukarı yapıştırayım. Tamam. Use form'un da aynı zamanda bir kütüphanesi var. Şöyle gelip ekleyelim. Bu da tamam.
Sonra default value initial data ya da ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki label ve image URL. Evet, şu şekilde söylüyoruz. Nerede? Use form'un burada bir hata var diyor. Evet, ben gittim yanlışlıkla yanlış yeri düzelttim. Pardon. Şurayı şöyle tekrar sileyim. Evet, şuraya tekrar geliyorum. Evet, kopyala yapıştır yaparken oluyor ne yazık ki. Şunu şuradan şöyle tekrar gelip kopyalıyorum. Use form'u şöyle ekliyorum. Tamam. Burası da bu şekilde eklendi. Şimdi tekrar şöyle buradan bakalım. On submit ve on delete gibi gördüğümüz gibi şeylerimiz var. Fonksiyonlarımız var. Şimdi şu on submit ile on delete yine aynı şekilde kopyalayayım ama içlerini boşaltayım. Daha sonra biz bunu ne yaparız? Kendimize göre düzeltiriz. Şöyle bakalım. Try'ı dursun. Tamam. Şunlar şöyle gitsin. Şu da tamam dursun. Bu şekilde olsun. Burayı da yine aynı şekilde şöyle temizleyeyim. Set loading, set open gerek yok sanırım. Tamam. Şu şekilde olsun. Bu da tamam. Sonra artık aşağıda ne yapacağız? Tasarımımızı aynı şekilde ayarlayacağız. Tasarım bölümüne gelelim burada. Burada bir alert modalımız var ve birden fazla şey olduğu için kapsayıcı olarak bunu kullanmışız. Hemen gelelim, şunu şuradan şöyle silelim. Şöyle aç kapat şöyle ve tekrar geliyorum. Settings form alert modalımı şöyle buraya ekliyorum. Kütüphanesinde ekledim. Tamam. Sonra tekrar şöyle aşağı doğru iniyorum. Burada bir şeyimiz var gördüğünüz gibi. İşte header, title vesaire çeşitli değerlerimiz var. Şimdi şunu şöyle birazcık kopyalayayım. Buranın üzerinde birazcık da oynama yapmamız gerekecek. Şöyle geleyim, ekleyeyim. Evet. Header, title kütüphanesini ekleyelim. Butonun kütüphanesini ekleyelim. On click set open diyor. Tamam. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Bir de trash varmış. Şunu da şöyle ekleyelim. Tamam. Evet. Buraya kadar okey. Şimdi bizim mantığımız şu şekilde olmalı. Şimdi normalde store settings yazıyor burada, tabii ki yanlış. Burası zaten billboard alanı. Ama şimdi bizim burada yukarıda edit ya da delete gibi çeşitli alanlar yazması gerekiyor. O yüzden dolayı yukarı doğru şöyle geliyorum. Tekrar yeniden birkaç tane parametre tanımlayacağım. Diyeceğim ki const title eşittir gelen initial data. Varsa eğer edit billboard yazsın. Ama yoksa create billboard yazsın diyeceğim. Ve sonra tekrar geleceğim. Const description o da eşittir. Yine aynı şekilde varsa edit aynı şekilde yazsın. Değişen bir şey. Ya da şöyle yapalım. Edit'e billboard desin. Ekleyelim. Burada da create billboard değil de add a new diyelim mesela. Sonra başka neye ihtiyacımız var? Şöyle settings forma da şöyle bir bakalım. Şimdi bizim şurada yukarıda silmiş olduğumuz toast mesajlarımız vesaire var aslında. Toast mesajlarımızda biz bir şey söylemiş miyiz? Toast success vesaire söylemişiz. Bunları yazabiliriz. Bunu da hadi söyleyelim. Ya da duruma göre tekrar aslında o zaman da yazabiliriz. Tamam, toast'u da söyleyelim. Geri kalanını daha sonra bakarız. Eğer karşımızda bir şey gelirse o zaman ona göre ne yaparız söyleriz. Tekrar geliyorum, diyorum ki initial data billboard updated ya da billboard created desin. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim buradaki bu tasarım alanında tabii aynı şeyleri söyleyeceğiz. Şimdi biz burada title alanımızda ne diyeceğiz artık? Bir data varsa bize o zaman şu an datamız yok zaten. Create billboard dedi. Yine aynı şekilde burayı tekrar sileceğim ve diyeceğim ki süslü parantez description diyeceğim. Bu da tamam. Şimdi normalde mantıken şu da var tabii ki.
bu silme butonu olmayan bir şey de olamaz. O yüzden dolayı ne yapmamız gerekiyor bunu? Eğer ki inital data varsa bunu getirmesi gerekiyor. O yüzden dolayı bir süslü parantez. Inital data eğer ki varsa bana şuradaki şu işlemleri yapacaksın diyeceğim. Bu işlemlerde şunlar zaten. Buraya gelip bunu ne yapacağım? Yazacağım. Şöyle kaydırayım. Tamam. Evet, şu an ekleme işlemi olduğu için ne yaptı? Bunu bu şekilde söyledi. Set open true diyor zaten silme işlemi. Biz bunu zaten daha sonra burada bak on delete'i zaten yazdık. Ne yapacağız? İçini doldurduğumuz zaman silme işlemini gerçekleştirecek. Buraya kadar güzel. Şimdi gelin buradan yine aynı şekilde devam edelim. Şimdi bir separatör var yine aynı şekilde. Separatörü yine şöyle bir bakalım. Div burada neyin altına eklemişiz? Div'in altına eklemişiz. Yine div'in altına ekleyelim. Separatörün kütüphanesi varmış. UI olan şunu ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Sonra bizim burada bir form işlemimiz var. Yine form işleminin tamamını aslında almam gerekiyor. API alert vesaire diyor. Şuradan şuraya kadar ki şu bölümü alayım. API bölümünü şu an için karıştırmayalım. Ona daha sonra bakarız. Burada eklemem gereken kütüphaneler vardır. Büyük bir ihtimal formla ilgili. Yukarı doğru şöyle çıkayım. Şu formla ilgili şu tüm kütüphaneleri alayım. En üste yapıştırayım. Evet, hala hatamızın olduğunu söylüyor. Bakalım neymiş hatamız. Input varmış. Input'u eklememişiz. Bunu da ekleyelim. Evet, şu şekilde geldi her şeyimiz. Şimdi tabii ki bizim istediğimiz şey tam olarak bu değil. Bunu ne yapacağız? Kendimize göre düzelteceğiz. Şimdi normalde bizim iki tane alanımız var. Birisi ne? Resim alanı, diğeri de label alanı. Şimdi label alanı için bunu kullanabiliriz. Tabii o zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Buradaki değerleri label ve label şeklinde güncellememiz gerekiyor. Onun dışında input disabled placeholder'ında desin ki işte billboard label desin. Ve field bu şekilde olsun. Burada continue yazıyor. Biz burada aslında şey de söyleyebiliriz. Buradaki yazıya başka bir şey söyleyebiliriz yani. Yapacağımız şeyi söyleyebiliriz. Update mi, delete mi, bunları söyleyebiliriz. Şimdi continue kalsın, olmazsa daha sonra tekrar yeniden bakalım. Ya da yukarıda aynı şekilde ne yapacağız? Geleceğiz, tanımlayacağız. Ama şu an şey yapmayalım. Onu başka bir türlü yapabiliriz belki. Ya da tanımlayalım ya. Gelelim. Başka nasıl yapacağız ki? Şöyle kopyalayayım. Buranın da türü ne olsun işte? Buton text olsun. Eğer bu varsa o zaman bize save changes desin ve yine aynı şekilde create desin. Buranın ismi de artık buton text. Yine aynı şekilde geleyim. Burada süslü parantez buton text diyelim. Tamam. Create diyor. Label diyor. Bunlar bu şekilde yapıldı. Şimdi artık geriye ne kaldı? Resim ekleme alanımız kaldı. Resim eklemek için de birazcık fazla uğraşmamız gerekecek. Şimdi şu yerini yapalım öncelikle. Tekrar şöyle bakıyorum. Buton form item. Evet, form. Şimdi yine bizim aslında ne kopyalamamız gerekiyor? Bir tane form field kopyalamamız gerekiyor. O yüzden dolayı şu form field'i kopyalayayım. Üste geleyim. Buradaki değerlerimizi teker teker yazalım. Image URL diyeceğim yine. Daha sonra burada aynı şekilde render field. Buraya da background image diyelim ya da fark etmez işte neyse. Form control, buraya input kullanmayacağız. Ne kullanacağız? Bir image upload halletmemiz gerekiyor. Evet, buraya kadar tamamız. Evet, şimdi resim ekleme işlemlerimizi yapacağız. Bunun için faydalanacağımız sunucunun ismi bu. Resimlerimizi bir bulut sunucuda kullanacağız. O yüzden dolayı bununla öncelikle bir hesap oluşturup giriş yapmamız gerekiyor. Benim daha önceden bir hesabım olduğu için o yüzden direkt giriş yaptım. Normalde karşınıza gelecek ekran tam olarak budur. Ya da yan taraftaki şu menüden bu ekranı açabilirsiniz. Şimdi burada bizim öncelikle cloud name'imiz, API key'imiz, API secret key'imiz gibi bilgilerimiz var.
Biz bu sefer işlemlerimizi yaparken imzasız bir şekilde yapacağız. İmzasızla imzalının farkı nedir diye soracak olursanız, Next.js'de genellikle imzasız tür kullanıldığı için o yüzden biz de imzasız türle ne yapacağız? Kullanacağız. Burada Getting Started bölümüne tıkladığımızda da zaten gördüğümüz gibi destekledikleri environment'lar direkt bu şekilde. O yüzden biz de ne yapacağız? İmzasız bir şekilde kullanım yapacağız. Tamam. Şimdi imzasız şekilde kullanımı nasıl yapacağız? Öncelikle benim şurada bir tekrar şöyle geri geleyim. Şurada dashboard'a geleyim. Benim burada bir cloud name'im var. Bunu almam gerekiyor. Google'a gelip şunu kapatalım. Geri geleyim şuradan. Bu ismini yazıp yana Next.js dediğimiz zaman karşımıza bir web sitesi çıkıyor. Bu web sitesinde diyor ki bize, arkadaşım diyor, öncelikle beni yüklemen gerekiyor diyor. Tamam, hemen yükleyelim seni. Daha sonra da diyor ki bunu diyor environment dosyana ekleyeceksin diyor ve benden cloud name istiyor. Cloud name'im benim nerede? Burada. Hemen geldim cloud name'ime. Bunun içine geldim, yapıştırdım. Sonra tekrar şöyle projemi bir yandan ayağa kaldırayım. Sonra tekrar geliyorum burada. Diyor ki işte kullanabilmen için diyor şu kütüphaneyi kullanacaksın diyor. Tamam, kullanacağız onu, zaten birazdan ekleyeceğiz. Ve diyor ki nextconfig.js'e diyor bunu ekleyeceksin diyor. Neden bunu ekliyoruz? Eğer ki şimdi normalde bizim buraya bir nevi izin vermiş oluyoruz yani bu domaine. Bu domainde resimlerimizi çekebilmemiz için, yani yüklediğimiz resimleri görüntüleyebilmemiz için bunu ne yapıyoruz? Aynı şekilde gelip nextconfig.mjs bizdeki şu anki adı, ne yapıyoruz? Bunu aynı şekilde buraya gelip kopyalıyoruz. Buraya kadar okeyiz. Tamam. Şimdi artık geriye ne kaldı? Bunları yapmak için bir komponent oluşturacağız. Şimdi normalde mantıken düşündüğümüzde biz resim yükleyeceksek mesela product'larımızı yükleyeceğiz, diğerlerini yükleyeceğiz. Yani bir tane komponent yazıp her yerde kullanmak oldukça mantıklı olacaktır bizim için. O yüzden yeni bir komponent oluşturuyorum ve ismine image upload.tsx diyorum. Roughly diyorum. Şu şekilde geldi. Sonra şimdi benim bu image upload'a öncelikle bunun bir kütüphanesi vardı. Hemen gelip şöyle ekleyelim. Şu tamam. Şimdi burada buraya da bakacak olursak bu aslında göstermek için olan neyi? Kütüphanesi. Biz göstermeyeceğiz, yükleyeceğiz. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. cld upload diye bunun widget diye bir kütüphanesi varmış. Biz işlemlerimizi bununla yapacağız. Tamam. Şimdi normalde bu arkadaşın birkaç tane interface olsun ki ben buna her yerden birkaç değer verebileyim, değil mi? Hemen geliyorum buraya, diyorum ki image upload props üstü parantez disabled özelliği olsun. Diğerlerinde de olduğu gibi ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Zorunlu olmasın. On change özelliği olsun. Value string ve şu şekilde void diyeceğiz. Tekrar gelip diyeceğim ki on remove diyeceğim ve yine value string diyeceğim ve o void diyeceğim. Yani string türünde bir tane şey olabilirmiş, değeri olabilirmiş ve butonmuş, bunları söyleyeceğiz. Sonra geleceğiz burada value'yu söyleyeceğiz. Aynı şekilde string ama birden fazla resim yükleyebilirim. O yüzden dolayı dizi diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Bu yukarıda tanımlamış olduğum arkadaşları burada teker teker söyleyeceğim. Şöyle image upload props, tekrar geldim. Ctrl space virgül, Ctrl space'lerle bunları bu şekilde ne yapıyorum? Ekliyorum. Güzel. Başka neye ihtiyacımız var? Şimdi şöyle tekrar geliyorum. Hemen bir tane const yazarak başlayalım. Daha önce de zaten bunu aynı şekilde yazmıştık. Yine diyeceğiz ki is mounted, set is mounted diye bir değer vereceğiz ki bazı yerlerde hata almayalım. Yine use state false diyeceğim. Sonra use effect kullanacağım yine burada. Şöyle diyeceğim ki set is mounted true diyeceğim. Ve burada da bir tane boş dize döndüreceğim. Bir kere çalışsın. Sonra şimdi ben bunları vesaire söylediğim için tabii ki burada ne kullanmam lazım? Use silent kullanmam lazım. Silent ve effect kullandığım için. Tamam. Sonra hemen gelelim burada. Tekrar diyelim ki const on upload diyelim ve eşittir result'tan gelen bir değer result diye bir değerim gelecekmiş benim.
Yani result olsun ismi. Türü herhangi bir şey olabilir. Ve diyeceğim ki on change result'tan gelen info nokta secure URL diyerek URL'imizi alabildiğimizi söyleyeceğiz. Ve sonra eğer ki is mounted boşsa bana return null dönder diyeceğim. Tamam. Şimdi artık aşağı tarafın tasarımlarını yapacağız. Hemen bir yandan biz bunu aslında diğer tarafta ne yapalım? Ekleyelim ve nasıl bir şey oluyor, ne oluyor bunu görelim istiyorum bir yandan da. Bu yüzden dolayı neydi bizim o sayfamızın ismi? Billboard form. Burada bir form kontrol yazmıştık zaten. Bunun içine ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Hemen geldim buraya. Diyeceğim ki image upload şöyle. Tamam, şöyle silelim artık boşluklara. Sonra teker teker değerlerimizi dolduralım. Value değerin olacakmış senin. Şimdi bizim normalde yukarıda bir field'ımız var zaten. Field'ın value'su ya da ne olacak? Field'ın value'ları ve şu şekilde söyleyeceğim. Tamam. Şunun değil mi? Tamam, karışmasın. Buraya kadar okeyiz. Sonra tekrar gelelim. Disabled özelliğimiz varmış. Disabled özelliğimiz zaten hepsinde kullandığımız gibi loading. Sonra on change özelliğimiz var. On change için diyeceğim ki bir tane URL'im olsun. Ya bir URL göndereceğiz daha doğrusu. Ve diyeceğiz ki field on change virgül URL diyeceğim. Evet, bakalım şu an için bir hatamız vesaire bir şeyimiz var mı? Bir yandan da onları da görelim. Sonra tekrar gelip diyeceğim ki on remove özelliğim varmış benim. Bir parantez açacağım ve diyeceğim ki field on change. Şu şekilde söyleyeceğim. Evet. Bunları bu şekilde ne yaptık? Söyledik. Şimdi artık yavaş yavaş ne yapalım? Tasarımımızı yapmaya başlayalım. Bunun için hemen image upload'ımı açıyorum ve burada neyim olacak şimdi mantıken düşündüğüm zaman? Normalde benim resimlerimin bir yandan aslında gelmesi gerekiyor. O yüzden dolayı resimlerimi bir döndürebilmem lazım. Yani yan yana resimlerimin olması gerekiyor. Ve aynı zamanda resimleri yükleyebilmem gerekiyor. Bunun için hemen şöyle tekrar geleyim. İlk başta bu div'in içine şöyle enter ilk alanımızla başlayalım. Diyelim ki div. Şimdi ben burada resimlerimi döndüreceğim mantıken. Şöyle class name margin bottom L diyelim, flex diyelim, item center ve boşluklar içinde gap 7 diyelim. Sonra yukarıda yazmış olduğum neyimdi benim o değer? Value'mu burada map gibi kullanacağım. Ve artık bunun isminin URL olduğunu söyleyeceğim. Ve diyeceğim ki şöyle bir parantez, tamam. Şöyle yazacağım. Şimdi burada muhakkak bir tane HTML bir şeyler başlatıp bitirmem gerekiyor. Hata almamam için. O yüzden dolayı şu an için bu şekilde kalsın. Sonra tekrar geleyim şuradan ya da bunu hiç kullanmayalım. Biz kendi şeyimizi kullanalım. Şu an bir resmimiz yok gerçi. Ama resimimiz olabilir sonuçta. O yüzden dolayı image next image'i şöyle yükleyelim. Ve diyelim ki fill. Yani kapla. Daha sonra divlerimiz ona göre bir boyutlandırma vesaire bir şey yaparız. Class name ekleyeyim. Object cover diyeyim. Ve alt ekleyeyim. Alt eklemediğim zaman sürekli hata alıyorum çünkü. Ne yazdığımızın çok bir önemi yok. Image diyelim. Ve srcs'ine de yukarıda tanımlamış olduğum URL'imi getireyim. Şu an için okey. Bakalım var mı bir sıkıntı? Bir hatamız yok şu an. Buraya kadar tamam. Buranın tasarımını halledeceğiz. Şimdi bu div'in bittiği yerden şöyle tekrar gelip bakayım. Yeniden bir alan oluşturacağım. Bu sefer kullanacağım şey cl upload widget'ı kullanacağım. Bunu acaba bir şeye alsak mı? Neyse bakalım duruma göre. Tekrar gelip burada diyeceğim ki on upload diyeceğim ve on upload
Evet, şu şekilde bir değer tanımlayacağım. Zaten biz on upload'ı ne yaptık? Yukarıda burada yazdık. Burada aslında bu on change'de bu birlikte bunun değerini söyledik. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bunu tekrar çağırıyoruz. Ve tekrar gelip diyeceğim ki upload present. Şimdi benim upload present'ımı kullanacağım. Şimdi normalde biz upload present için kullanacağımız şey imzasız bir tane neyimiz olması gerekiyor? Alanımız olması gerekiyor. Bunun için buradan settings bölümüne gelip tıklıyorum. Daha sonra buradan upload bölümüne tıklıyorum ve buradan imzalı ya da imzasız benim upload present'larımı görebiliyorum. Şimdi benim normalde şunu Django ve React için projemde kullanmıştım, Udemy kursu. Şunu Messenger'da kullanmıştım. Şimdi yine bir tane daha aynı şekilde ne yapacağım? Yeni bir present oluşturacağım ve yine aynı şekilde türünün unsigned olduğunu söyleyeceğim. Ve şuradaki present name'i ne yapacağım? Geleceğim, alacağım ve başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Şuraya geleceğim, bu present name'imi burada söyleyeceğim. Tekrar süslü parantez açıyorum. Bir normal parantez açayım. Tekrar bir süslü parantez daha açalım. İçine open diyelim ve diyelim ki süslü parantez const on click diye bir değer tanımlayalım. Eşittir const'un şeyi düzgün yanmadı ama evet, bakalım şöyle bir. Bunu açtık. Bunu açtık. Bunu açtık. İçine open dedik. Evet. Şunu şuradan şöyle tekrar sileyim. Yanlış bir şey oldu. Tekrar açıyorum. Tekrar. Diyeceğim ki open. Şuradan tekrar şunu da öyle açacağım. Evet. Böyle olması lazım. Tekrar diyeceğim ki const. Evet. Şu an rengimiz doğru. On click eşittir. Tekrar diyeceğim ki süslü parantez open. Bunu aç diyeceğim. Tamam. Şimdi gelelim buraya tasarım bölümümüzü eklemeye. Hemen şöyle tekrar gelelim. Diyelim ki return parantez açtım. Evet, bunu da burada döndüremiyoruz yine. Nerede döndüreceğiz? Şöyle bakalım. Şurası mı? Evet, bir parantez karmaşası. Hemen bakalım şöyle. Şurada döndüresek. Evet, return burada döndüreceğim. Burada yine aynı şekilde ne döndürmek istiyorsam söyleyeceğim. Şöyle bir gelip tasarımımıza bakalım ne oldu ne bitti. Background image şöyle bir ASD gibi bir şey geldi. Şimdi bunun normalde bir on click eventi olacak ve diyeceğiz ki bu on click event ile buradaki bu open'la bu bulut sunucumuzun bir paketi var. Onu açacak ve bize orada resim yüklememizi sağlayacak. O yüzden dolayı biz buraya en iyisi bir buton ekleyelim. Buton UI şöyle ve tipine buton diyelim. Sonra disabled özelliğine ne diyelim, şöyle disabled diyelim. Sonra variant ekleyelim bir tane. Bunlardan outline diyelim şimdilik. Duruma göre sonra değiştiririz. Ve on click özelliğine de yukarıda yazmış olduğumuz on click'imizi ekleyelim. Ve bunun içinde de upload image yazsın. Evet, şöyle tıkladığım zaman sunucunun gördüğümüz gibi bu sayfası açıldı. Şimdi şunu şu anlık kapatalım. Şu şeyi beğenmedim ben. Default yapsam daha güzel durur gibi. Renkler birbiriyle karıştı mı? Başka ne vardı? Secondary'e bakayım. Yani tamam, bu şekilde dursun olmazsa. Yan tarafına resim de ekleyelim, olmazsa duruma göre tekrar bakarız. Şimdi bunların arasındaki mesafe de çok şey değil. Bunu da ayarlamamız lazım. Birazcık büyük mesafe eklememiz gerekiyor bence. Tamam. Şimdi buraya kadar tamam. Bu upload image'in yanına bir tane de plus ikonu ekleyebiliriz aslında. Hemen şöyle gelip yapalım. Image plus diye bir ikon var sanırım. Bir bakalım. Şöyle ve buna bir class name ekleyeyim. mr2 boşluk için yine yan taraftan. Sonra h4 demiştik hep. v4 demiştik hep. Yine aynı şekilde yapalım. Evet, şu şekilde güzel durdu. Tamam.
Şimdi gelelim resim ekleme işlemimize. Şöyle bakayım resim. Evet, şöyle bir resim ekledim hemen. Buradan Don seçeneğine tıklayacağım. Tamam. Şimdi resmi eklediğim için gördüğümüz gibi normalde tüm sayfa bu şekilde oldu. Şöyle tekrar sayfamı yenileyeyim. New upload bir daha diyelim. Tekrar yeniden bir daha bir bakayım. Şu resmi yeniden ekliyorum. Don dediğim zaman yükleme işlemini yaptı mı? Hemen bir emin olalım öncesinde. Şuraya tekrar gelip bakıyorum. Resmimin boyutu çok büyük gelmiş olabilir. O yüzden dolayı şu an tam göremiyor olabiliriz. Birazcık şey yapmamız gerekebilir. Hemen şöyle bakalım. Match Media Explorer. Evet, şu an mesela arda arda iki tane resim attım. Bugünün tarihi mi? Evet, bugünün tarihi. Gördüğümüz gibi bunları yükledi. Ve bunları Prisma Studio'ya şu an için tabii ki zaten kaydetme işlemini yapmadık. Bunu daha sonra zaten yapacağız. Kaydet dediğimiz zaman kaydedecek. Ama şu an gördüğümüz gibi resimler geldi ama çok büyük bir şekilde geldi. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Burada fill dediğim için ve bir class bir şey söylemediğim için tüm sayfayı kaplattırdım tabii ki. Hemen burayı öncelikle birazcık parçalayalım. Şimdi burada diyelim ki ilk olarak bir şey döndürüyorum ben. Şuraya bir key ekleyeyim. Ve key'im benim yine URL olsun ki hata almayayım bazı yerlerde. Daha sonra class name relative bir yapı kullanayım. Daha sonra v 70 ya da v kaç var? 64 diyelim. H'ye de 64 diyelim. Kare bir şekilde olsun. Daha sonra rounded md ya da rounded x large diyelim. Köşelerden birazcık bükelim ve taşan bölüm olursa ne yapsın? Bunu gizlesin. Sonra tekrar yeniden geleyim. Bir tane daha div açayım. Bu div'i kapatayım. Şöyle yapalım. Şöyle tekrar bakayım. Evet, zaten direkt otomatikman resmin boyutu burada bu şekilde oldu. Resmi yüklendiği için. Tamam. Şimdi şurada da bizim bunları silebilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili işlemimizi yapacağız. Şu an yeni bir tane resim eklediğim zaman bakalım ne olacak. Hemen şunu da aynı şekilde yanına ekleyeyim. Şu an bir tane resim ekleyebiliyoruz. Tamam, bir tane resim ekleyelim zaten. Normalde bunun şey olması gerekiyor. Şu widget'ında ekstradan burada çoklu resim ekleyebilmemiz için ekstra şu widget'a bir şey daha yazmamız gerekiyor ama şu an için pek bir ihtiyacımız yok gibi açıkçası. O yüzden dolayı bu şekilde kalsın. Şimdi tekrar gelelim, ben burada bu resmi mesela beğenmedim, silmek isteyebilirim. O yüzden dolayı buraya da bir tane buton ekleyeyim. Şu butonun aynısından şöyle gelip kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım ve birazcık içinde düzeltmeler yapalım. Şimdi normalde burada silme işlemi olacağı için image plus değil, desin ki trash kullanalım. Şöyle olacak. Evet, sonra şuradaki şu on click özelliğimizi ne yapacağız? Değiştireceğiz birazcık. Diyeceğiz ki on click şöyle. Daha sonra diyeceğim ki yazmış olduğumuz on remove'u burada çalıştıracağım ve URL bu şekilde yazacağım. Evet, bir tane şimdi resim ekleyeyim tekrar. Şöyle don diyeyim. Evet, şeyimiz gelmedi. Upload image, upload image. Şurada şey diyelim. Upload image değil, delete diyelim. Evet, göremiyoruz bunu. Şöyle yapalım. Aşağılarda falan vesaire bir yerlerde kalmış olabilir belki. Şöyle div class name diyeyim. Sonra yukarıda relatif bir yapı kullandık ya. O yüzden dolayı z index vereyim. Daha sonra bunu absolute diyeyim. Top 2 right 2 diyeyim ya da 1 diyeyim. Şöyle tekrar bakalım. Evet, delete'imiz buraya gördüğümüz gibi geldi. Tam da üstüne zaten ne yaptık? Yapıştırdık. Güzel. Şimdi gelelim buna. Delete'e bastığım zaman silme işlemimiz tamam. Ekleme işlemimizde yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Ekleyebiliyoruz. Buraya kadar okeyiz. Tamam.
Ekleme işlemini vesaire yaptığımıza göre artık bu billboardda kayıt işlemi, güncelleme işlemi gibi diğer işlemlerimizi ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şuradaki şu aradaki boşluğumuzu da hemen bir öncesine gelip düzeltmek istiyorum. Tekrar şöyle geleyim. Billboard form, tamam, burası label'ımın olduğu yer. Burası image URL, tamam. Class name mts5 diyor. Burası neresi? Separatör. Evet, bu butonun olduğu yer. Buralarda başka bir class name varsa direkt ekleyeceğim. Yoksa tekrar yazmamız gerekiyor. Form field. Burası image URL bitiyor ve form item bu diğeri geliyor. Tamam. Şuraya şöyle yapalım hemen. Form control class name diyelim. Buraya ekleyemiyormuşuz buna. O zaman şöyle yapayım hemen. Tekrar geleyim buraya, bir tane div ekleyeyim ve class name diyeyim ve height 8 diyerek şöyle birazcık boşluk vermiş olayım ki güzel dursun. Ve şu label'ın da yazısını da şöyle hemen şey yapayım, büyüteyim. Name değil, şuradaki label'ı hemen şöyle düzeltelim. O da güzel bir şekilde dursun. Evet. Şimdi artık ne kaldı? Güncelleme, silme, onları teker teker yapacağız. Evet, şimdi ekleme ve güncelleme işlemini yapalım. Normalde zaten biz bu sayfayı yaparken Billboard Forms'u ne yaptık hep? Dedik ki işte şöyle yukarı doğru çıkayım. Dedik ki işte title, initial data varsa edit billboard, yoksa create billboard. Const description, yine aynı şekilde bunları söyledik. Şimdi biz OnSubmit'e bastığımız zaman yine aynı şekilde initial data var mı yok mu kontrol edeceğiz. Eğer ki initial data varsa o zaman update işlemidir. Ama yoksa o zaman nedir? Ekleme işlemidir. Tekrar buraya hemen geliyorum. Diyeceğim ki if initial data, eğer ki varsa bu, yoksa şu. Evet, şimdi bunları teker teker yazalım. Hemen diyorum ki await axios.patch, daha sonra bir parantez açıyorum. Şu tuhaf tırnaktan diyeceğim ki API'nin içindeki benim URL'im neydi tam olarak? Şurada store ID'm vardı. O yüzden params.store id tekrar slash billboard. API'mizin ismi billboard. Bakalım tekrar. Store ID billboards'mış, pardon. Billboards slash. Daha sonra nereye gideceğiz? Bunun içindeki billboard ID'ye gideceğiz. Hemen tekrar gelelim, diyelim ki dolar süslü parantez params'tan gelen billboard ID. Klasör isminde olduğu gibi, buradaki klasör isminde yine olduğu gibi aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Bunu da yazdık. Sonra tekrar virgül data. Bir data göndereceğim. Neden? Çünkü güncelleme işlemi. Bundan yine aynı şekilde bir tane daha kopyalayayım. Else'ye yapıştırayım. Bu sefer burada page değil post işlemi olacak. Ve ben sadece bir store ID göndereceğim ve billboards'a göndereceğim. Neden? Çünkü API'im benim şuradaki şuruta istek atacağım. Ekleme işlemini hatırlarsanız burada yapmıştık. Şimdi tekrar geleceğim, burada ne diyeceğim? Billboard, daha doğrusu direkt billboards, devamı olmayacak. Yani şuradan sonrasını ne yapacağım? Sileceğim. Sonra bunlarla ilgili işlemlerin bittikten sonra ikisinden biri oldu. O zaman router refresh diyeceğim. Ve sonra router nokta push, şöyle bir sayfa yapalım. Diyelim ki süslü parantez şöyle tekrar burada gideceğin sayfayı söylememiz gerekiyor. Params store id slash billboard'a gideceksin diyeceğiz. Burada billboard yazmıştık sanırım. O yüzden dolayı aşağıda API'de billboard yazmışız. Aslında ikisini de aynı yazsak daha mantıklı olurdu ama şimdi tekrar düzeltmekle hiç uğraşmayacağım. Tekrar geliyorum. Eğer ki işim bittiyse toast.success ve toast mesajı burada yazdıracağım. Aynı şekilde burada zaten error'umuzu vesaire zaten yazmıştık. Bu şekilde bunu yapmış olacağım. Şimdi gelelim hemen ekleme bölümü bir deneyelim. Şöyle tekrar geliyorum. Bir tane upload. Evet. Şöyle sayfamı büyüteyim. Tamam. Şuradan bir tane resim ekleyeyim. Tamam. Done.
Daha sonra label'ımın ismi ilk banner diyelim mesela ve create diyelim. Evet, şöyle gördüğümüz gibi burada isteğimiz attı ve Billboard dedi ki işte success dedi. Şimdi tekrar gelip Prisma Studio'muzdan bakalım. Şimdi Prisma Studio yeni bir uzun zamandır ben işlem yapmadığım için yeniden şöyle tekrar çalıştıracağım. Hemen şurada şöyle bir durdur başlat yapmış olayım. Evet, Billboard. Evet, gördüğümüz gibi verimizi attı. İlk banner diye bu şekilde yaptık. Şimdi artık ne kaldı geriye? Benim burada bu sayfamda tüm hepsini çekmem lazım. Yani tüm verilerimi çekmem lazım. Daha sonra da bunları güncelleme ve silme işlemlerini yapmam lazım. Aslına bakarsanız güncelleme işleminin zaten sayfası hazır. Sadece sayfasına yönlendireceğim. Buradaki bu delete işlemi şu an bana aslında birazcık gereksiz gibi geldi. Yani biz buraya şey falan yazdık ya, on delete falan yazdık. Kopyala yapıştır yaptık. Galiba sileceğiz onu büyük bir ihtimal. Birazcık da sayfamızı şöyle tasarımla vesaire yapalım. Yani mantıken bu sayfada olması gerekiyor gibi. O yüzden dolayı ilk data table'ımızı yapalım. Sonra da delete sayfamızın işlemini yaparak bitirelim. Evet, şimdi data table bölümünü yapmadan önce settings bölümümüzde şöyle bir yapımız vardı. Yine bu yapıyı kullanarak buradaki bu billboard'un altına aynı şekilde verilerimizi ekleyelim ki daha sonra bu billboard'la ilgili bölümümüzü bitirelim. Şimdi billboard'da birden fazla bizim gördüğümüz gibi neyimiz var? API'miz var, get'imiz var, delete'imiz var. İşte 2 tane get'imiz var daha doğrusu. Ve bunların API'lerine şu şekilde baktığımızda şöyle store ID, Billboard ve Billboard ID. Yani bana aslında şuradaki isim ve şuradaki ID'yi alacağım. Geri kalanı hiçbir şey aslında almama gerek yok. Ama bunun ikisini almam gerekiyor ki diğer yine API'lerimi yine aynı şekilde yazmak istersem yine aynı şekilde bu ikisini alarak ne yapabilirim? Kullanabilirim. Hemen şöyle tekrar gelelim. Şöyle bir komponent oluşturayım ve diyelim ki api list.tsx rafce diyeceğim ve daha sonra tekrar geleceğim buraya bir interface yazarak devam edeceğim. Şimdi bizim bu interface'imizde dediğimiz gibi 2 tane alanımız olacak. Diyelim ki api list props süslü parantez name string virgül daha sonra id name diyelim bir de. Ve buna da aynı şekilde string diyelim. Buraya kadar okeyiz. Sonra biz bu API listimizde bütün hepsini tek bir seferde aslında söyleyebiliriz. Yani nasıl söyleyebiliriz? Demek istediğim olay şu. Get'i, post'u vesaire hepsini burada tanımlarız. Diğerlerinde de yine aynı şekilde zaten hemen aynı sorgular olacaktır. O yüzden dolayı tek bir seferde bunları direkt söylemek daha mantıklı olacak. Şöyle parantez aç kapa yapalım burada. Ve yapmış olduğumuz şu yapımızı şu settings'te kullanmış olduğumuz şu yapımızı yine aynı şekilde gelip burada kullanalım. Yapımızın ismi neydi? API alert şöyle ve bunun değerlerini teker teker dolduralım. Bir title değeri varmış. Bu title değerlerine get post neyse onu söyleyelim. Daha sonra control space'e tekrar bakalım. Varyantı varmış bunun. Get'ler mantıken public olur. O yüzden public diyelim. Tekrar bir tane daha boşluk bırakayım. Ne varmış? Description varmış. Description'a da biz normalde ne yazıyorduk? URL'imizi yazıyorduk. Bu şekilde hepsini teker teker tanımlayalım. Şimdi şuraları şöyle öncelikle küçülteyim. Şunu şuradan şöyle sileyim. Evet. Şimdi benim buraya yine aynı şekilde URL'imi almam gerekiyor. Bunlar için hemen şurada tabi buradaki değerlerimizi de tanımlamadık. Önce bunları bir tanımlayalım. Diyelim ki api list props id name bunları ekledik, tamam. Sonra const params diyelim. Yine bizim parametre almamıza ihtiyacımız var. O yüzden dolayı use params diyerek şunu ekleyelim. Sonra tekrar const origin ismini doğru yazamamıştım zaten gerçi burada şurada use origin. Evet, ben yanlış yazmış oldum. Şu use origin'i aynı şekilde getiriyorum. Daha sonra const base URL eşittir. Şu an tam olarak URL'imi söyleyeceğim. Diyeceğim ki benim URL'im origin slash API slash tekrar dolar süslü parantez params'tan gelen store id diyeceğim. Buraya kadar tamamız. Bu artık benim başlangıç için URL'im. Tabi bunları eklediğim için use params eklediğim için yukarı use silent'da söylemek zorundayım.
Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim description bölümüne. Hemen şurada şöyle bir süslü parantez. Şöyle tekrar. Ve buraya diyeceğim ki base URL slash. Daha sonra yine aynı şekilde. Şimdi burada bizim get metotlarımızdan bir tanesinde ne vardı? Hepsini çekiyordu. O yüzden sadece name alanım var. Bu şekilde yazalım. Şimdi bunu aynı zamanda diğer sayfada getirelim ki tasarımımız nasıl gözüküyor bir yandan da onları da görelim ve diğerlerini de aynı şekilde gelip ekleyelim. Dashboard'umun içinde yok pardon. Dashboard'um içindeydi aynen. Page, billboard, page. Burada da silent kullanmışız. O zaman silent'a geleceğiz ve burada ne yapacağız? Teker teker bunları söyleyeceğiz. Burası mı? Şöyle tekrar bakalım. Evet, add billboard. Evet, tam buraya ya da bir ekleyelim, olmazsa yerini daha sonra değiştiririz. API list diyeceğim şu şekilde. Evet, sonra bunların parametrelerini yazalım. API'deki ismi bunun billboards. Tekrar geliyorum. ID name'i de billboard ID. Evet, şu şekilde geldi. Geldi de yerinde bir yanlışlık yaptım anlaşılan. Bunun yerini nereye ekleyebiliriz? Tamam, şurada dursun. Add billboard. Billboard silent. Silent'ta değil de şöyle tekrar bunu sileyim olmazsa. Yeri sanırım yanlış bunun. Şöyle tekrar bakalım. Page'im var benim burada. Billboard silent çalışıyor. Başka... Evet, mantıken buraya ekleyeceğiz ama tasarımı şöyle bozuyor. Şöyle yapalım. Div class name div flex billboard silent. Şöyle tekrar geleyim. Şurada şunu şöyle kullanayım. Şunu şurada tekrar yapıştırayım öncesinde. Şunu şuradan şöyle tekrar geleyim alayım. Şuraya atayım. Bunun yerini şuraya atalım. Evet, şu şekilde şuraya geldi gördüğümüz gibi. Bunun altına bir de separatör ekleyebiliriz aslında. Separatörü nerede kullanmıştık ya da direkt kendimiz yazarız herhalde ya. Şöyle bakalım, gelecektir herhalde. Separatör. Evet, şu. Tamam. Buna bir de class name ekliyorduk. Sanırım my3 müydü? Böyle bir şey ekliyorduk ama evet, şu şekilde bu da geldi. Tamam. İlk API'miz gördüğümüz gibi bu şekilde oldu. Yine her şeyimiz zaten çalışıyor. Bir sıkıntımız yok. Şimdi aynı şekilde gelelim. Burada diğer API'lerimize teker teker tanıtalım. Bir tane daha ekliyorum şöyle alta görmek için. Evet, geldi. Bu da tamam get olacak. Ama description'ında şöyle olacak. Bunda bir de ne var? ID var. O yüzden dolayı şuraya şuradan ekliyorum. Tekrar bir tane daha süslü parantez. Süslü parantezin içine tekrar şöyle tekrar bir tane daha ve diyorum ki ID name. Evet, çevresine ne yaptık? Şu şekilde bir de süslü parantez ekledik. Bu şekilde oldu. Tekrar bundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Hatta birkaç tane şöyle gelip kopyalayalım. Sırasıyla bunları yazalım. Şimdi get'leri yazdık. Postumuz var bizim. Postumuzu yazalım. Postumuz da bizim. Yine aynı şekilde şuna ihtiyacımız yok. Bunları buradan silebiliriz. Sonra aynı şekilde bu post da admin olsun hadi. Admin diyelim. Şu hatta şunlara da admin diyelim. Post var. Page var ve bir de delete var. Evet, şu şekilde baktığımız zaman gördüğümüz gibi bunları da bu şekilde ayarladık. Şimdi artık data table'ımızı yapmaya başlayabiliriz. Evet, şimdi data table bölümümüzü yapalım. Bunun için şu şekilde geldiğimizde burada bizim bir table diye bir şey yüklemiştik daha önce. Direkt bunu aslında bu şekilde kullanabiliriz. Burada kod bölümünde yine aynı şekilde kopyalayıp bunu kullanabiliriz. Ama biz data table istiyoruz. Yani birazcık daha gelişmişini istiyoruz. Ne gibi özellikler var? Mesela şöyle gizle göster gibi özelliklerimiz var. Sonra işte burada açılır kapanır menü, sonra ileri geri butonları gibi çeşitli güzel özellikleri var. Biz de şimdi aynı şekilde bunu kullanmak istediğimiz için bununla ilgili adımlara bakalım.
İlk olarak diyor ki gel beni yükle diyor. Biz zaten bunu ilk başta projenin başında yükledik. Bir de diyor bunu kullanacaksan diyor Tanstack React Table diye bir tane daha bir şey varmış. Bunu da aynı şekilde gelip projeme hemen ekleyerek devam edeceğim. Sonra bunu ekledikten sonra mantığım benim şu şekilde olacak. Ben bu data table'ı her yerde kullanacağım. Yani sadece birkaç tane özellik ekleyeceğim. Ne gibi özellikler olabilir mesela? Şurada kolumsuzlar mesela farklı farklı olabilir. Sonra şuradaki action'ların farklı farklı olabilir. Tabii ki dataların farklı farklı olabilir. Ben de aynı şekilde bunları düşünerek ne yapacağım? Bir komponent oluşturacağım. Şimdi tekrar gelelim. Öncelikle şuraya bir komponent oluşturalım ve ismine data table tsx diyelim. Ve buradaki tüm kodları aynı şekilde tamamen kopyalayalım. Buraya kadar okeyiz. Sonra billboard silent'a gelelim. Burada nereye? App list'in üstüne separatörün altına buraya tekrar gelip data table. Evet, tabi bunun ismi bu arada nedir ona da bakmamız gerekiyor. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Öncesinde data table demoymuş. Biz bunun ismini data table olarak değiştirelim ve zaten biz burada bayağı bir değişiklik yapacağız. İstediğimiz gibi değil çünkü. Data table diyelim, şöyle control space. Evet, komponentin içindeki data table şu şekilde ekledim. Şimdi tekrar gelip tasarıma bakayım. Şöyle sayfamı yenileyim. Data table'ım aynı şekilde sorunsuz bir şekilde gelmiş olması gerekiyor. Çünkü yüklememiz gereken her şeyi yükledik. Bir eksiğimiz yoktur diye düşünüyorum. Evet, şuraya gördüğümüz gibi data table'ımız geldi. Tüm özellikleriyle çalışıyor. Şimdi gelelim bunu özelleştirme içine. Öncelikle datalarımla başlayayım. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkayım. Birazcık bakayım, pardon, data table'a doğru geleyim. Şöyle yukarı doğru birazcık çıkayım. Şimdi burada bizim payment diye bir tane gördüğümüz gibi bir datamız var. Const data diyor ve verileri anladığım kadarıyla ne yapıyor? Buradan çekiyor. Şöyle birazcık daha aşağı ineyim. Birazcık daha şöyle bakalım ne var ne yok. Burada bir tane drop down menü var. Bu drop down menüde de gördüğümüz gibi işte şuradaki şu işlemler var gibi duruyor. Sonra tekrar gelip bakalım. Export data table. Evet, Dyna data table demoyu yok, tamam, orada benim düzelttiğim yer. Tamam, data table. Şöyle birazcık daha aşağı inelim. Burada şöyle bir bakalım ne var ne yok. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Burada benim gönderdiğim değerlerin table olduğunu görüyorum. Yani ben burada şöyle bakalım. Evet, table'larda gördüğümüz gibi burada table map kullanılmış ve bu şekilde verileri göndermişim. Tamam. O zaman yani ben verileri ne yapacağım? Burada döndürürken yine table ismiyle döndüreceğim. Peki burada table nerede? Şöyle birazcık bakalım. ID şurada bir tanımlama vesaire bir şey yapılmış. Header table. Başka nerede var? Evet, şöyle bakalım. Şu an göremedim. Şöyle yapalım şimdi. Kodlarımızı sadeleştirelim. Şu öncelikle şunları gördüğümüz kadarı zaten verilerimiz. Şunu şuradan şöyle bir temizleyelim. Hata alacağız. Alalım. Problem yok. Zaten amacımız bu. Daha sonra payment'larla ilgili şurada bir ayarımız var ve burada bunu tanımlamış. Burada dokümantasyonda yine aynı şekilde bunun benzeri var zaten. Onu kullanacağız. Ben daha önce incelediğim için biliyorum. O yüzden dolayı bunu da aynı şekilde gelip kaldıracağım ve zaten bunu özellikle değiştirmem gerekiyor ki her kullanmak istediğim yerde yenisini yazayım ve tekrar kullanayım. O yüzden dolayı evet, bunu bu şekilde geldim yazdım. Sonra burada başka bir şeyler neler var, işte şunlar vesaire var, belki düzeltebiliriz. Tamam. Başka pek bir şey yok gibi. Geriye kalan tüm özellikler olduğu gibi duruyor. Şimdi ben projemi yenilediğim zaman zaten bana hata verecek. Ne diyecek? Ben diyor datayı bulamadım diyecek. Data neredeymiş? Buradaki data. Şimdi ben mantıken burada bir data getirmem gerekiyor. Şimdi ben datayı nerede yazacağım? Normalde şöyle bir bakalım. Bizim burada bir billboard silent'ımız var. Biz burada direkt bu datayı ne yapabiliriz? Buradan gönderebiliriz. Şimdi daha doğrusu page sayfamız var. Billboard silent'da ne yapacağız? Bir parametre ile birlikte göndereceğiz ama sorgumuzu gelelim burada yapalım ki bu şekilde kullanabilelim. Şimdi tekrar geliyorum burada ASYNC, çünkü birden fazla yerde kullanmamız gerektiği zaman ne yapacağız? Billboard bizim ana sayfamız, buradan direkt göndererek devam edeceğiz. ASYNC diyorum şu şekilde. Hatta şunu şöyle şimdilik sileyim. Öncelikle benim buraya birkaç tane props eklemem gerekiyor.
billboard şuraya ASYNC ekleyeceğim zaten. ASYNC. Evet. Daha sonra benim buraya ekleyeceğim prop şu şekilde olacak. Params olacak. Süslü parantez. Params süslü şöyle. Tekrar süslü parantez. Params diyeceğim. Ve 2 nokta yok içinde 2 nokta store id. Neden? Çünkü ben verilerimi getirirken store id'lere göre getireceğim ve bunun türünü de string diyeceğim. Buraya kadar tamamız. Sonra gelelim bununla ilgili işlemlerimizi yazalım öncelikle. Tamam, data ile ilgili hata alıyoruz. Problem yok. Çözeriz onu. Diyeceğim ki const billboard diyelim ve eşittir await prisma db nokta billboard nokta find many ve burada şartımı yazacağım artık. Diyeceğim ki verilerim benim şöyle olacak. Word diyeceğim eşittir süslü parantez store id params nokta store id diyeceğim. Ve bunlar aynı zamanda benim ne yapmam gerekiyor? Sıralamam gerekiyor. En eskisi en altta olması gerekiyor. Yani en yenisinin en üstte olması gerekiyor. Bunun için oluşturma tarihinde en yukarıda gelmesi için desk'i söyleyeceğim. Buraya kadar tamamız. Sonra tekrar geliyorum ben burada. Diyeceğim ki const formatted billboard. Şimdi benim mantığım şu şekilde olacak. Şimdi benim billboard kolum diye bir değerim olacak. Şimdi o daha tanımlamadık bunu. Ben ilk başta şuradaki şu kolumun içinde döndüreceğim verileri teker teker söylemem gerekiyor. Bunun için tekrar geliyorum. Komponent klasörünün içine evet, buraya direkt oluşturalım. Diyelim ki ismi kolum nokta columns nokta tsx ve bunun da örneğini yine bana shotgun vermiş aslında. Ben bildiğim için direkt şey yaptım. Şurada app payments columns diye şöyle bir değer var. Şu şekilde arkadaşım diyor, istiyorsan diyor kullanabilirsin diyor. Normalde bizim şurada kopyalamış olduğumuz kodların aslında parça parça hallerini bir de aşağıda veriyor. Daha düzenli bir yapıdan yararlanabilmek için ben de buradan kopyalayacağım. Şunu geldim şu şekilde kopyaladım. Şimdi benim bu columns'larımda nelerim olacak? ID'm olacak. Okey. Benim burada pek fazla bir şeyim yok zaten. Bir label'ım var. Yani veri tabanımda bir resmim var. Ve bir de create add tarihim var. Resimleri buraya getirmeyeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Ama bunları ne yapacağım? Getireceğim. Ve şu şekilde hepsini ne yapıyorum? Söylüyorum. Buraya kadar tamam. Geriye kalan zaten bölüm aynı. Hemen burada diyeceğim ki label ve bunun header'ında label yazacak diyorum. Ve tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Create add ve aynı şekilde gelelim. Buraya da format için şöyle date diyelim. Bunu da bu şekilde yazalım. Şunu şuradan şöyle silelim. Sonra tekrar geleyim ben buraya. Neredeydi benim o sayfam? Page sayfası. Şimdi ben bu page sayfasında bu eklemiş olduğum kolumsu buraya ekleyeceğim. Diyeceğim ki tabi ben bunun ismini bu arada değiştirmedim. Kopyala yapıştır yaptığımız için şunları şuradan şöyle düzeltelim. Şimdi benim burada alacağım şey şuradaki aslında benim türüm. Yani ben türü aslında alacağım. O yüzden dolayı şöyle yapalım. Billboard kolum type falan da yazabiliriz de gerek yok. Şöyle gelelim, isimlerini değiştirelim ve burada buna rahat bir şekilde erişeyim. Ve tekrar buranın bir dizi şeklinde olduğunu söyleyeyim ve eşittir billboards nokta map ile buradaki bu değerleri, kolumdaki değerleri türlerine göre döndürebileyim. Tekrar geliyorum, bir item şu şekilde bir parantez açtım ve süslü parantez ve burada diyeceğim ki id item'ın id'si virgül label item'ın nokta label'ı diyeceğim ve tekrar yine aynı şekilde create add ve buna da item'ın create add'i diyeceğim. Şimdi bununla ilgili şey yapabiliriz bu arada. Burada normalde bir
date formatı var ya. Bunu daha sonra değiştirebiliriz ama şu an için ne oluyor ne bitiyor bir görelim. Buraya hemen bir data göndereceğim. Tabi bunu datayı gönderebilmem için silent'ta da yakalamam lazım. Yani bunun bir parametresi olması lazım. Hemen şimdilik şöyle yazalım ve şuradaki şu değerimi geleyim buraya yazayım. Sonra tekrar geliyorum billboard silent'ıma. Şimdi benim bu billboard silent'ta diyeceğim şey öncelikle bir data, yani bir interface'im var senin artık diyeceğim. Bunun için hemen şöyle yukarı doğru çıktım. Diyeceğim ki interface billboard silent props diyeceğim. Süslü parantez data 2 nokta billboard kolum. Yani yine tipleri ne yapacağız? Burada toplu bir şekilde söyleyeceğiz. Ve sonra şuradaki şu arkadaşa yine tekrar ne yapacağız? Bir datam var senin artık ve bu datanda tipi yukarıdaki silent props'tan geliyor diyeceğiz. Ve datamız otomatik olarak artık tanıyacak. Ama tanımadı. Tamam. Şöyle tekrar bakalım. Bir hata görelim şöyle. Data is not defined. Tamam. Bakacağız artık ona. Datayı biz burada göndermiyoruz daha. Data table'da çünkü hatamızı alıyoruz. Şimdi billboard şeyine geleceğiz tekrar data table'a. Burada ben artık bir data göndereceğim. Ama ben burada datayı gönderirken yine aynı şekilde diğer tarafta yine datayı da yakalamam lazım. Datayı da yakalayabilmek için ne yapacağız? Yine aynı şekilde geleceğiz. Bir interface yazacağız. Hemen şöyle gelelim bakalım daha önceden bunun interface'i vesaire bir şey var mı? Varsa da ben zaten daha aynı kodları silerken sildim büyük bir ihtimal. Varsa da yoksa da problem değil. Kendimiz yazalım. Şimdi senin öncelikle interface data table props diyeceğim. Ve burada t data virgül t value diyeceğim. Neden? Çünkü birden fazla eleman kullanıyoruz ve bunlar da bunun değerleri aslında ve table işlemlerinde zaten bu şekilde bir tanımlama olur. Ve burada diyeceğim ki data eşittir t data ve tekrar şu şekilde yazacağım. Ve şuraya da şu columns'u da ekleyelim aslında ve diyelim ki columns def t data virgül t value ve tekrar süslü köşeli parantez burada bunu söyleyeceğim. Sonra geleceğim ben bu arkadaşları yine aşağı tarafta ne yapacağım? Burada söyleyeceğim. Burada söylerken de şu şekilde söyleyeceğim. Yine süslü parantez 2 nokta, dikkat etmemiz gereken nokta yine buradakinin aynısını, yani şeyleri yine aynı şekilde yazacak, yani t data t values yazacak çünkü aşağıdaki değerler de o şekilde algılıyor. Ve tekrar geleceğim buraya, tekrar yazdığımda data virgül columns şöyle ekleyeceğim. Bakalım ne oldu ne bitti, bir hata aldık mı? Table get column buralarda diyor bir hata var diyor. Neresi için söylüyor bunu? Şöyle bakalım. 80. satır data table. Şurayı kaydetmedik mi? Evet, data table'dan bir veri göndermedik. Hemen burada tekrar diyelim ki data ve data. Şöyle tekrar gelelim. Columns eşit virgül. Yukarıda ne diyeceğiz buraya? Şöyle bakalım. Data tamam. Burası silent. Tamam. Buradaki şu kolumla ekleyeceğim. Yine burada bunun ismini vesaire bir şey söyledik mi? Evet, şöyle tekrar geleyim. Billboard silent data. Tamam. Şöyle tekrar gelelim. Columns diyeceğiz. Şöyle evet, columns diye şu şeyimiz var ya, direkt bunu yükleyeceğim. Büyük bir ihtimal sıkıntı olmayacaktır. Tekrar bakalım. Evet, şurada bir tane parantez fazla kaçmış. Bunu düzeltirsem. Evet. Şu şekilde gördüğümüz gibi verilerimiz geldi. Güzel. Şimdi bizim bu verilerimizde nelerimiz eksik? Şurası gördüğümüz gibi düzgün bir şekilde çalışıyor. Burası çalışıyor. Burası ben mi yazamıyorum? Burası ile ilgili galiba bir sıkıntımız olabilir. Bakarız artık oraya. Problem yok. Şöyle bir sadece şuradan şuna bakmak istiyorum. Email does ney? Column with ID email does diyor.
e-mail ile ilgili bir şeyler varmış galiba. Bu hatayı ne yapacağız? Geleceğiz yine aynı şekilde burada bulup düzeltmemiz gerekiyor. Şurada gördüğümüz gibi table get column e-mail vesaire yazıyor. Başka e-mail ile ilgili bir alanımız var mı? Sadece şöyle bir hızlı bir kontrol yapalım. Input'ta şöyle bir e-mail alanımız var. Onun dışında başka bir alanımız yok. Tamam, orayı düzeltiriz. Şimdi gelelim burada bizim action işlemimize. Hemen gelip onu da aynı şekilde eklemek istiyorum ben. Şimdi action işlemi içinde şöyle yapacağım. Ben şimdi normalde kolumda göndereceğim verileri ne yapıyorum burada? Label diyerek gönderiyorum. Date bu şekilde data diyerek gönderiyorum. Aynı şekilde geleceğim. Burada action ile ilgili bir veri göndereceğim. Bunun için de tekrar geleceğim buradaki komponentime ve diyeceğim ki cell action nokta tsx. Tamam. Şimdi benim burada göndereceğim değerleri de burada hazırı vardır yine aynı şekilde. Şöyle gelip bir bakalım. Vardı aslında. Biz sildik tabii ki. Yukarıda küçük bir şekilde varsa direkt kopyalayayım. Drop down. Evet. Tam olarak bu. Şimdi ben burada yine diyeceğim ki kendime göre birazcık tabii ki oynamalar yapmam gerekiyor. Şöyle roughce diyeyim ve bunun ismini cell action olarak değiştireyim. Ve şuradaki şu yapıyı aynı şekilde gelip kopyalayayım ve buradaki bu tasarımın içine yapıştırayım. Tamam. Şimdi drop down'ların aynı zamanda neyleri var? Şöyle kütüphaneleri var. Buton ve şunları da şöyle alalım biz. Şöyle yukarıda dursun. Tamam. Buraya kadar okeyiz. Şimdi biz burada open menümüz var, action'ımız var. Şu hadi özellik güzel çalışıyordur büyük bir ihtimal. Sıkıntı yoktur. Burada menülerin itemlarını kendime göre değiştireceğim sonra. Şimdilik şöyle yapalım ama düzeltmek için update diyelim buna ve buna delete diyelim. Daha sonra bunlarla ilgili işlemlerimizi yazarız. Problem yok. Maksat şu an yaptığımız şeyi ilk başta bir taşıyıp daha sonra düzenlemek. Bunları bu şekilde gelip söyledik. Şimdi bu arkadaşa şöyle yapacağız. Şöyle yukarı doğru tekrar geleceğim. Bir tane interface ekleyeceğim. Bu interface'in de ismi props şöyle olsun ve diyeceğim ki datalara göre bir işlem yapacaksın sen ve bunun şeyi de yine billboard column diyeceğim ve bunu ekleyeceğim. Sonra tekrar geleceğim, burada bir süslü parantez her şeyde döndürecek ya, o yüzden dolayı yazıyoruz bunu. Daha sonra burada diyeceğim ki süslü parantez cell action props ve burada döndüreceğim değer yine data olduğunu söyleyeceğim. Sonra kolumda ben yine bunun yanında olmasını istediğim için ne yapacağım? Yine buraya gelip ekleyeceğim. Yani şundan bir tane daha eklersem mesela ne olur? Bakalım, gördüğümüz gibi bu mantıkla çalışıyor. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Buraya düzgün bir şekilde benim şeyleri çekmem gerekiyor. Bunun için şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki ID olsun buranın değeri ve actions yazsın bunun içinde. Tamam. Evet. Şu başlığı header'sı gördüğümüz gibi actions. ID için actions diyelim biz. Sonra şöyle yapalım hemen. Burada diyelim ki olmasını istediğim şey şu cell 2 nokta, burası bir row olacak. Süslü parantez row 2 nokta, tekrar gelip diyeceğim ki cell action ve burada diyeceğim ki datanın row nokta orijinal diyerek şu şekilde bir veri göndereceğim. Evet, şöyle tekrar baktığımızda gördüğümüz gibi bu özelliklerimiz geldi. Şu mesela action'ımız kopyalıyor mu? Kopyalamıyor. Burayla ilgili bir hatamız var. Bunu vesaire artık düzelteceğiz. Bunlar çalışıyor mu? Bunlar çalışıyor. Şu an sadece çalışmayan ne kaldı? Buradaki değerlerimiz kaldı. Burası kaldı. Sonra billboard'umuzun buradaki yazımız kaldı. Geriye kalan tüm table özelliklerini neredeyse yaptık, bitirdik. Şimdi yukarıdan aşağıya yavaş yavaş yaparak başlayalım. Şimdi bizim şu normaldeki şu billboard yazımız aslında ilk başta bunu düzelterek başlayalım. Şimdi bunun olduğu yer bizim normalde neredeydi? Silent'taydı ve şöyle yukarı doğru çıkayım. Şurada bu şekilde yazıyor. Şimdi bunu düzeltmek için aslında oldukça basit bir yöntem. Ne yapacağız? Sadece şuradaki şu title'ı birazcık oynayacağım. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir tane köşeli parantez aç kapa yapacağım. İçine tuhaf tırnaktan ekleyeceğim.
Daha sonra şöyle aynısından geleyim, kopyalayayım ve şu arkadaşı şuradan sileyim. Tamam. Sonra bu sıfırın olduğu yere tekrar geleceğim. Şöyle bir boşluk şöyle tam ortaya yazalım. Dolar işareti, parantez, datamızı zaten yazmıştık. Datamızın büyüklüğü. Evet, bir geldi. Burası tamam. Sonra sıradaki alanımız e-mail alanı. Bu e-mail alanımız nerede? Data table'ımızın içinde. Evet, şurada. Hemen gelip burayı düzelteceğiz. Şimdi bizim burada şöyle yapacağım ben buna. Şimdi ben bu veriyi de aynı zamanda tipini vesaire diğer taraftan göndermek istiyorum. Yani bir şey olmasını istiyorum. Burada her seferinde e-mail vesaire olmaz. Peki ben bunu nerede göndereceğim? Şimdi şöyle yukarı doğru çıkayım tekrar. Bunun bir tane de props'u olsun ve ismi olsun ki search key. Ve bunun türü de string olsun. Bu şekilde yazalım. Ve bu search key de benim burada nerede o arkadaş? Data ve columns virgül. Tekrar gelelim search key'i buraya ekleyelim. Sonra tekrar geleyim. Şu billboard silent'ıma buradaki control space search key kısmına label diyeyim. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Tabi search key'i tamam burada yazdık ama bunun asıl olması gereken yerler neresi? Buradaki e-mail yazan alanlar. Hemen buraları şöyle e-mail ve e-mail şeklinde silip düzeltelim. Onun dışında buradaki value değerimiz vesaire tamam okey. Şurada filter emails yazmasın, sadece search yazsın. Hepsi için tek tek istiyorsak ne yapabiliriz tabii ki. Bir text placeholder vesaire yine aynı şekilde bunu search key'e eklediğimiz gibi bunu da ekleyebiliriz ama gereksiz zaman kaybı, search yazsın ve bu şekilde olsun. Tekrar gelip bakalım, artık burası label türünde, e-mail türünde değil ve rahat bir şekilde aramama ne yapabiliyorum? Yapabiliyorum. Bu da tamam. Şimdi geriye ne kaldı? Bunda çalışıyor, bu çalışıyor. Geriye sadece bunlar kaldı. Evet. Bunların olduğu yer neresiydi? Cell Actions bölümü. Şimdi burada yapacağız işlemlerimizi. Şimdi benim bu selection'da öncelikle şunu yapmam gerekiyor. Delete işlemi yapacağım. Biz bu zamana kadar delete işlemlerini kimle yaptık? Alert modal mıydı? Alert modaldı galiba. Alert modalla yaptık. O yüzden şöyle arama yerine alert modal yazayım. Bunu da düzgün yazamadım. Şurada varmış. Form. Bakalım. Evet, bana şundan lazım tam olarak. O yüzden geleceğim. Bunu aynı şekilde benim bu cell action'ımın tasarımına müsait bir yere gelip yapıştırmam gerekiyor. Şimdi alt alta kullanacağım için birden fazla şey olacak. O yüzden bunları kapsayacak bir tane şuna ihtiyacım var. Şu arkadaşla geleceğim. Ne yapacağım? Şurada ekleyeceğim ki bana sıkıntı çıkartmasın. Alert modalın bir kütüphanesi var. Bunu da eklemem gerekiyor. Sonra biz bunun içindeki değerlerimizi hemen ayarlamamız lazım. Hemen şuradaki tekrar geliyorum. Öncelikle const open virgül set open diyeceğim ve use state yine false olarak söyleyeceğim. Şimdi use silent'ı söylememiz gerekiyor. Burada aynı şekilde tekrar geliyorum use silent. Tamam. Şöyle tekrar gelip sırasıyla eksiklerimizi yapalım. On delete diye bir işlemimiz varmış. On delete ile ilgili bizim ne yapmamız lazım? Bir tane fonksiyon yazmamız lazım. O yüzden dolayı hemen şöyle tekrar geleyim. Const on ops, yanlış bir şeye bastım, neye bastım bilmiyorum. Şöyle tekrar gelelim. Const on delete aynı şekilde geleyim alayım ve eşittir async şu şekilde ve tekrar şöyle süslü parantez şöyle yazalım. Şu anlık içinde herhangi bir şey yok ama sorun yok. Şimdiki sıradaki hatamız ne? Loading. Hemen ondan da yine bir tane şundan kopyalayalım ve bunu da ne yapalım? Yok edelim. Diyeceğim ki loading ve set loading diyelim. Evet, bu da gitti. Tabi silme işlemini vesaire yapacağız ama şu an bir öncelikle sayfamızda bir düzenleme işlemi yapalım. Şimdi normalde benim ne işlemim var? Copy ID bölümüm çalışmadığını fark ettik ilk başta. Bu copy ID'yi düzelterek başlayalım.
Şimdi bunun için hemen şurada yeni bir tane const yazayım ve diyeyim ki on copy diyeyim. Ve tekrar geleyim. Eşittir. Evet, bir de koyabilirsem parantezi. Ops, niye koyamadık lan? Evet, biraz zor oldu. ID klavye değişmiş. ID string eşittir. Şöyle yazıyorum. Diyeceğim ki aslında burada bu işlemi yapmışlar. Şöyle bakalım. Navigator clipboard payment ID diyor. Aslında benim bunu uzun uzun burada tekrar yazmama da gerek yok. Benim burada yazacağım tek şey aslında ne olacak? Payment ID değil. Neyi kopyalayacak bize? Buradaki datanın ID'sini kopyalayacak. Yani aslında ben orada hiç uzatmayayım. Şunu tekrar sileyim. Boş verelim. Hiç uğraşmayalım. Tekrar geleyim. Copy payment ID diyor. Evet, şöyle bakalım. Evet, kopyalıyor. Bir sıkıntı yok. Ama şöyle yapmak daha da mantıklı olur. Biz bunu yazalım. Bir de altına toast menüyle ekleyelim ki güzel bir şekilde olsun. O yüzden dolayı yapacağım işlem buradakinin aynısı. Şu navigator, şuradaki şu data ID'yi gelip kopyalıyorum buraya ve hemen üste gelip bir tane toast success diyeceğim ve diyeceğim ki billboard copy to ID falan bir şey yazsın işte, tamam. Ve tekrar burada da bu on click'te ne diyeceğim? Yukarıda yazmış olduğum değeri söyleyeceğim. On click on copy datanın içindeki ID diyeceğim ve buraya da payment ID değil data ID diyelim. Bu tamam. Sonra yönlendirme işlemleri yapmamız gerekiyor bizim. O yüzden dolayı burada ne yapacağız? Onu söyleyeceğiz. Bunun için şöyle yapalım hemen. Diyelim ki şöyle yukarıda bir iki tane navigation vesaire, navigation diyorum, navigation kütüphanesi tabi, router vesaire tanımlayarak başlayacağım. Diyeceğim ki const router eşittir use router. Evet, next navigation, tamam. Daha sonra const params diyeceğim eşittir use params diyeceğim. Bunu da bu şekilde ne yapıyorum? Söylüyorum. Buraya kadar tamam. Sonra geleceğim bu arkadaşlarla işlemimi burada devam edeceğim. Yani update'te devam edeceğim. Update'te drop down item'a 10 click ekleyebiliyoruz sanırım. Evet, ekliyoruz. Ve burada diyeceğiz ki 10 click eşittir router nokta push gideceğin yer. Gideceğimiz yer şu şekilde olsun. Süslü parantez params. Evet, böyle değil tabi. Şöyle params nokta store id slash billboard mıydı? Billboards mıydı? Evet, billboard slash tekrar bir tane daha. Evet, bir de yapabilirsem. Evet, şöyle. Bazen parmaklarım karışıyor. Sorry. Şöyle ne diyeceğim? Data nokta id diyeceğim. Tamam. Şimdi ben buraya artık update'e bastığım zaman beni bir sayfaya yönlendirmesi lazım. Evet, şu an bir şeyler yapıyor ve beni edit billboard sayfasına gördüğümüz gibi gönderdi. Tamam, bir sıkıntımız yok. Tamam. Normalde mantığımız nasıl çalışıyor bizim? Burası normalde bizim neyimizdi? ID'mizdi. Yani biz buraya new yazdığımız zaman yeni geliyor. Ama burası dinamik bir tane adres olduğu için aslında biz bunu yaptık, tamamını test etmedik. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Gün getirebiliyoruz. Bir sıkıntımız yok bununla. Bu da tamam. Sonra tekrar geliyorum buradaki delete kısmına. Delete kısmı içinde benim yukarıdaki şu alert'ı açmam gerekiyor. Yani set open true diyeceğim ve delete işleminde on confirm de yazacağım. Hemen tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki on click parantez aç, kapa, tekrar set open true diyelim.
Bu da tamam. Tıkladığım zaman bu açılıyorsa sıkıntı yoktur bizim için şu an için. Şimdi gelelim silme işlemine. Hemen burada silme işlemi için ilk başta bir try catch kullanacağız ve sonra set loading'lerle başlayalım. Şöyle set loading true diyelim. Sonra biz bu arkadaşa şöyle yapalım. Aslında diğer taraflardan da kopyalayabilirdik de. Neyse şu an hiç şey yapmayalım. Finally yine süslü parantez. Burada set loading'i unutmadan false yapalım. Ve open menüyü de aynı zamanda ne yapalım? Kapatalım. Evet şöyle set open. Bu da ne olacak? False olacak. Bunları söyleyelim başta. Buraya kadar tamam. Şimdi burada hemen diyeceğim ki await excuse nokta delete. Sonra burada API'mi yazmam gerekiyor. Sonrasında API'mizin şimdi yolunu hallederiz. Toast nokta success ve diyeceğiz ki billboard deleted desin. Ve tekrar gelelim. Router nokta refresh diyelim. Bunu yenilesin. Sonra buraya gelelim hemen. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Bir hata olduğu zaman toast error çalışsın. Ve burada desin ki billboard deleted şöyle desin. Something wrong billboard deleted desin. Tamam bu şekilde bir hata olsun. Bu da tamam. Şimdi gelelim API'mizin yolunu yazalım hemen. Şöyle slash API süslü parantez evet paramsın içindeki store id'de API'mdaki ismi billboards'tı. Evet böyle ve sonrasında datamın id'sinin olması gerekiyor. Şöyle data nokta id. Evet bu da tamam. Zaten şeyimize de bakacak olursak delete'imize bu şekilde olduğunu görüyoruz. Tamam. Şimdi gelelim bakalım bunu silmeyi deneyelim hemen. Delete diyorum. Continue dedim. Şuraya gördüğümüz gibi bir istek attı ve burayı sildi. Add billboard diyorum. Eklemek istediğim ne varsa ekliyorum. Şunu ekleyelim yine. Done dedim. Create. Tamam. Burası güncellenmedi sanırım. Orada bir router refresh vesaire bir şey yapalım olmazsa. Sonra tekrar gelip update diyorum. Ve burada resmimi değiştirelim mesela. Burada şunu diyelim. Done diyeyim. İlk banner A diyelim. Save changes diyelim. Bir hatamız varsa onu da görelim. Evet burada tekrar yeniden bir verilerimizi bizim güncellememiz gerekiyor sanırım. Bir daha şöyle bir tekrar bakacağım. Update. Tekrar. Evet burada sayfamı yenilemem gerekiyor. Tamam buna olmazsa bakacağız. Şimdi son olarak bir de şunu ekleyelim. Şuradaki şu tarih olayımızı düzenleyelim. Hemen projemi durduruyorum. Yükleyeceğim bir tane kütüphane var. Şurada galiba sayfası açık. Date fns. Şunu şöyle geleceğim. Aynı şekilde buraya yapıştıracağım. Örnek kullanımları burada bir sürü var. Bunlardan herhangi birini ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Ben de şu şekilde kullanacağım bunu. Şöyle tekrar geleyim. Bunun başına bir tane format atacağım. Parantez aç kapat. Daha sonra item create et şöyle içine ekleyeceğim. Virgül. Buraya nasıl bir format istiyorsam bunu söyleyeceğim. Mesela şuradaki şu formatı aynı şekilde gelip yazalım. Ve virgülümüzü yine aynı şekilde ekleyelim. Tekrar yeniden gelip bakalım. npm run dev. Ve bunu da başarılı bir şekilde yapmış olalım. Bir hatamız olmazsa tabii. Evet bekliyorum. Evet formatın kütüphanesini büyük bir ihtimal eklemedim. Bakıyorum şöyle gelmedi. Şöyle tekrar geleyim. Şuradaki şu kütüphaneyi aynı şekilde buraya ekliyorum. Tamam. Şöyle kaydedelim. Tekrar yeniden gelip bakalım. Evet şu şekilde bir tarih formatı geldi. Şimdi ben bu tarih formatının bu şekilde değil de yanında zaman bir şeyler de yazsın istiyorum. Şöyle bir tane kullanım var sanırım. Şöyle tekrar bir bakacağım. Diyeceğim. Bir de buna bakalım. Bu nasıl bir kullanım? Evet bu da olabilir ya da.
Yanına saat falan vesaire eklemek de isteyebiliriz. O zaman da şu herhalde SSHH miydi? Evet, şöyle şunları da ekleyebiliyoruz. Yanlış oldu. HHSS Hours Second. Evet, şu şekilde tüm verilerimizi ne yapabiliyoruz? Ekleyebiliyoruz. Evet, Billboard bölümümüz bitti. Şimdi artık yeni bir bölüme devam edebiliriz. Evet, ilk başta şuradaki hatamı düzelterek başlamak istiyorum. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Page, Billboard, Billboard Component, Billboard Form. Şimdi ben burada router refresh demişim, sonra push demişim. Bunun tam tersi olacak. Yani ben ne yapacağım? Öncelikle push edeceğim. Daha sonra sayfamı yenileyeceğim. Şimdi burada ilk banner yazıyor. Tekrar gelelim, burayı düzeltelim. İlk banners yapayım mesela. Yanına bir S ekleyeceğim hemen. Ve save changes diyeceğim. Ve burada başarılı bir şekilde güncellemem olmuş olacak. Buraya kadar tamam. Bu hatamızı düzelttik. Onun dışında Next.js'nin sayfasına geldiğimizde şöyle kullanabileceğimiz sayfalar var. Bunlardan daha önce kullanmadıysanız eğer Loading diye bir sayfamız var. Bu Loading sayfası bizim normalde sayfalar arası geçinirken, yani bizim normaldeki buradaki page layout gibi sayfalarımız bunlar. Aynı şekilde biz de bir buradaki gibi loading sayfası oluşturarak sayfalar arasında geçişte bir animasyon işlemi yapabiliriz. O yüzden dolayı ben de sayfama G olarak birçok yerine aslında bunu eklemem gerekiyor ki kullanıcıyı daha fazla web sayfasında tutabileyim. Loading.tsx diyeceğim. Mesela buraya bunu ekleyeceğim. Tabi şu an için bunda herhangi bir değer olmadığı için bana tuttu, ne yaptı? Hata verdi. Ama şu an gördüğümüz gibi bir hatamız yok. Şimdi React Spinners diye bir şeyimiz var. Bunu kullanacağım. Animasyon için, yani bir dönüyor ifadesi kullanabilmek için bunu yükleyeceğim öncesinde ve bununla ilgili bir sayfa yapacağım ve tüm sayfalarda aynı sayfayı çağıracağım aslında. Bunun için hemen tekrar komponent bölümüne geliyorum. Loader, evet yapamadık. Loader .tsx olsun sayfamın ismi. Şöyle rafce diyeyim. Loader sayfamda hemen şurada diyeceğim ki bir div vesaire olmasın. Direkt şöyle diyebiliriz. Şurada bunların örnek birkaç tane kullanım isimleri vesaire var mesela. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Şunu mesela geleyim ekleyeyim. Daha sonra buradaki bu isimlerden herhangi birini dediğim gibi seçebilirsiniz. Şu BitLoader hoşuma gidiyordu benim, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu yapacağım. Burada diyeceğim ki BitLoader şöyle. Buna mutlaka bir size vermemiz gerekiyor. Size'ını 50 diyeyim. Daha sonra bir de color vererek buna bir renk verelim. Şöyle diyelim ki açıkçası ne rengi vereceğimi de şu an için bilmiyorum. Şu şekilde söyleyelim. Sonra gelelim loading sayfamızda aynı şekilde bunu çağıralım. Hemen burada diyorum ki div şöyle class name ekleyeyim. Şöyle ve burada loader'ımı evet ekleyelim. Sonra tekrar şöyle geleyim. Burada diyeyim ki flex h de full v de full item ortalı ve justify'da ortalı bir şekilde geleceğini söyleyeyim. Şimdi sayfamızda şöyle tekrar bir bakalım. Oldu mu bir şeyler? Şöyle bir compile edeyim öncesinde. Evet, gördüğümüz gibi şöyle bir şeyler gelip gidiyor. Şimdi ama şu an sayfam sadece sayfamı yenilediğimde bir defa geldi. Billboardlar yüklenirken gelsin, settingsler yüklenirken gelsin, her tarafta gelsin istiyorsam ben bunu o zaman böyle gelip kopyalayacağım. Daha sonra eklemek istediğim sayfalarda aynı şekilde ekleyeceğim. Page ile aynı dizine ekleyeceğim. Bunları da o yüzden dolayı buraya tekrar billboard'a geliyorum. Loading.tsx ve tekrar bunu geldim yapıştırdım. Billboard'u da yine aynı şekilde loading.tsx ve yine aynı şekilde geleceğim, bunu yapıştıracağım ve böylelikle tüm sayfalarımda geçiş işlemlerinde bu ne olacak. Tabi sayfam hızlı yüklendiği zamanlar sıkıntı yok ama yavaş yüklendiğinde veya internet sitesi vesaire yavaş olduğunda en azından ne olacak, bunu bize bu şekilde gösterecek. Bunlar dışında burada dediğim gibi birden fazla şeyler var. Şu Bounce'la Loader'ı deneyelim mesela. Tekrar geleyim. Neredeydi o sayfa? Komponent sayfası Loader. Şunu şöyle değiştirelim bir. Bir de bunu bakalım. Gelecek mi? Şöyle bir yenileyeyim. Evet, bu da aynıymış.
Bunlardan bir iki tanesi farklıydı ama neyse, problem yok. Sonuç olarak işlemimiz çalışıyor. Biz buraya istediğimiz zaten animasyonu vesaire ne yapabiliriz? Bu sayfada yapıp daha sonra tüm sayfaları aynı şekilde taşıyabiliriz. Şimdilik bunları oluşturuyorum ki diğer sayfalarda da aynı şekilde page oluştururken bundan sonra direkt artık ont oluşturacağım ve bu şekilde devam edeceğim. Evet, şimdi billboard bölümümüzü bitirdik. Kategori bölümüyle devam edelim. Bunun için öncelikle hemen bir veri tabanı oluşturarak başlayacağım. Neredeyse billboard'a benzeyecek, yani yazacağımız API'ler vesaire, ufak tefek değişikliklerimiz olacak. Şöyle hemen diyorum ki kategori. Şimdi benim kategorilerimde mantıken neyin olması gerekiyor? Yine şu şekilde bir ID'min olması gerekiyor. Bunu hemen geldim ekledim. Daha sonra store ID ve store'la aynı şekilde ekliyorum ve bunların ilişkisini store'la yapmam gerekiyor. Yani tamam, siz bu tanışıyorsunuz, okey, ama bir ilişkinizi resmileştirmemiz gerekiyor diyeceğiz. Store to kategori diyeceğim buraya. Bu ismi yine önemli. Yukarıda ne yapacağız? Aynı şekilde çağıracağız ve şundan yine index olduğunu store id'nin söyleyeceğim. Şimdi yukarı doğru aynı şekilde gelip çıkalım ve burada da billboards'un aynı şekilde olduğu gibi bundan bir tane daha gelip kopyalayayım. İsmini burada çoğul bir şekilde yazayım. Categories. Daha sonra modelimin ismi kategori. Şöyle düzeltelim ve ilişkisinin ismi store to category. Bunları bu şekilde ne yaptım? Yazdım ve ilişkisi tamamlandı. Buraya kadar okeyiz. Sonra mantıken şu da olması gerekiyor. Tamam, bir mağazanın kategorileri olabilir. Peki billboard'un da kategorinde billboardları olamaz mı? Tabii ki olabilir. Bunu da düşünerek, o yüzden dolayı tekrar geliyorum, burada diyeceğim ki billboard ID ve string, tekrar geleceğim. Şundan bir tane daha kopyalayayım. Burada da tekrar diyeceğim ki billboard. Tamam. Ve şuradaki isminde ne yapacağız? Aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Şöyle söyleyeceğim. Şuradaki şu relation kısmına burada kullanmamıza gerek yok. Bir yerde kullanıyoruz zaten. Yeterli. Sonra geleceğiz, aynı şekilde bu arkadaşlarla bu arkadaşın ilişkisi var diyeceğiz ve ilişkilerini doğrulayacağız. Hemen burada diyeceğim ki şurada şunu da düzeltelim bu arada. Hemen şurada şöyle diyeceğim ki categories diyeceğim ve burada kategori ve bire çok ilişki olabilir diyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra şimdi şu an buranın altı çizik, yine aynı şekilde neye ihtiyacımız var? İndekse ihtiyacımız var, yine aynı şekilde geliyorum, ne yapıyorum? Billboard ID şu şekilde yazıyorum. Bu da tamam. Şimdi gelelim diğer alanlarımıza. Şimdi normalde ne yaptık? Kategorimize billboard ekledik. Bir isim alanı ekleyelim hemen. String diyelim. Daha sonra biz buraya product'lar ekleyeceğiz ama şu an için pek ihtiyacımız yok. Daha sonra product'lar oluşturduktan sonra devam edeceğiz. Şimdi create, add ve update ed'i de şuraya ne yapacağım? Geleceğim, ekleyeceğim. Evet. Şöyle ne yaptım? Ekledim. Güzel. Buraya kadar tamam. Şimdi artık bunu ne yapacağım hemen? Diyeceğim ki npx prisma db push, bunu veri tabanıma artık bunu da ekleyeceğim ve push isteği atacağım. Şuradan da şunu durduralım. Tekrar yine aynı şekilde çalıştırayım. Şu an bende ufak tefek bir hata vesaire bir şeyler yazıyor da bu hatanın sebebi daha doğrusu hata şu an yazmadı. Ara ara geliyor. Güncel bir sürüm çıkmış galiba Prisma Studio'nun. O yüzden dolayı bazen güncelle gibi bir şeyler geliyor. Evet. Kategorilerimiz de buraya geldi. Add record diyerek buradan ekleme işlemi yapabiliyoruz. Şu an burayla bir işimiz yok. Tamam, çıkalım. Şimdi geleceğiz, artık API'lerimizi yazacağız. Hemen API klasörümüze gelelim. API Store ID kategorisi burada daha önce oluşturmuştuk. Aynı mantıkla gideceğiz. Tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki root.ts. Daha sonra tekrar geleceğim içine. Şu şekilde kategori ID diyeceğim. Şu şekilde bunu da ekleyeceğim. Tekrar bunun içine de root.ts. Tamam. Şimdi billboard'daki şu root.ts'yi yine aynı şekilde gelip kopyalayalım. Buradaki root.ts'ye aynı yere yapıştıralım ve yukarıdan aşağı tüm kodlarımıza bakarak gidelim. Şimdi evet, bir post listeğiyle birlikte gideceğiz.
User ID'miz olacak. Tamam. Body'miz olacak. Tamam. Burada label ve image URL diyor. Şimdi benim burada göndereceğim değerler name ve billboard ID olacak. Ve bu kontrolümü de yaparken name ile billboard ID üzerinden yapacağım. Şöyle. Tamam. Yine aynı şekilde store'umu vesaire kontrol edecek. Store by user ID, store find first vesaire. Yine buraları kontrol edecek. Daha sonra tekrar burada şeyi de kontrol ettik zaten. Billboard ID'mizi de kontrol ettik zaten. Burada artık ne yapacak bize? Kategoriyle ekleme işlemini yapacak. Hemen bu evet, ekleme işlemi yapacak. Burası post işlemi. Hemen burayı ona göre düzenleyelim. Tekrar geliyorum. Diyorum ki kategori create. Alanlarımı düzenliyorum. Name, billboard ID, store ID, param store ID. Değişiklik yok. Daha sonra burada da yine ne yapacağız? Bunu döndüreceğiz. Şuradaki ismi de yine aynı şekilde gelip düzeltelim. Geriye kalan her şey okey. Hemen aşağıdakine gelelim aynı şekilde. Burada story ID vesaire söylüyor. Buradaki ismi yine aynı şekilde gelip değiştirelim. Categories diyelim. Ve burada kategori find menu ve aynı şekilde store ID'ye göre getirsin. Şurada yine aynı şekilde kategori get diyelim. Böyle olsun. Başka değiştireceğim bir şey. Evet, şunu da değiştirelim. Tamam. Şöyle Ctrl F ile burayı hızlı bir şekilde sadece bir kontrol etmek istiyorum. Billboard tamam. Billboard ID tamam. Billboardları bir kontrol ettim. Unuttuğum bir yer var mı diye sadece bu şekilde bir kontrol işlemi yaptık. Tamam. Sonra tekrar geliyorum kategori ID'me ve buradaki aynı şekilde Billboard'un içindekinin aynısını geldim kopyaladım. Buradaki işlemlerimiz ne bizim? Delete'imiz var, update'imiz var, bir tane getirmemiz var gibi işlemlerimiz var. Bunları şimdi teker teker yazalım. Şimdi yine Billboard ID diyor. Bu sefer params bizim neyi getirmemiz gerekiyor? Kategori ID'yi getirmemiz gerekiyor. Yine kategori ID diyelim. Buraya kadar tamam. Sonra şöyle yukarıdan aşağı gelelim. Params'ta yine bir kontrol var. Değişkenlerimizin ismini de şöyle düzeltelim bir yandan. Kategori ve döndüreceğim şey bu olacak. Params'ta gelen bu seferki değerim kategori ID. Bunu da bu şekilde söyledim. Sonra tekrar gelelim. Burada aynı şekilde kategori get. Tamam. Delete işlemine gelelim. Yine billboard ID diyor bize. Kategori ID. Dosya ismine göre yazıyoruz burayı. Dosya isminde yanlışlık yapmadık değil mi? Kategori ID. Tamam. Hep doğru şey. Tamam. Kategori ID. Yine şöyle bakalım. Başka yan tarafta store ID var. Onunla bir işimiz yok. Şuradaki kontrollere teker teker bakalım. Params kategori ID. Kategori ID is required. Şöyle tekrar gelelim. Store'da yine aynı şekilde kontrol ediyor. Billboard diyor. Burada kategori ve Params'tan gelen kategori ID ve şuranın da ismini düzeltelim. Kategori ve yine bize kategoriyi döndersin. Ve şurayı da kategori yapalım. Bu da tamam. Şimdi page'e gelelim yine aynı şekilde. Güncelleme işlemine yani. Şimdi güncelleme işleminde yine aynı şekilde yapacağız. Yine şuradaki değerleri de değiştirmemiz gerekiyor. Ek olarak kategori ID tamam. User ID tamam. Burada label değil name olacak ve yine aynı şekilde kategori ID'yi kontrol edecek. Yani bunları alacak öncelikle. User ID'mizi kontrol etti. Label'ı değil name'i kontrol edeceksin. Name is required. Kategoriyi kontrol edeceksin ve bunun ikisinin gerekli olduğunu söyleyeceksin. Yine geriye kalan işlemler aynı. Params billboard ID değil kategori ID. Yine şöyle söyleyelim. Tamam. Buraya bakıyorum. Şurayı düzeltelim. Bakalım başka. Burada tamam. Tamam. Şurayı düzeltelim. Kategori. Burayı düzeltelim. Kategori. Params kategori ID. Tamam. Billboard page. Burayı da şöyle düzeltirsek. Yani şurayı da düzeltelim. Buraya da şimdi tekrar
Kategori diyeceğim. Şöyle bir Ctrl F ile yine billboardları şöyle bir getirmeye çalışayım. Evet, hiç gelmedi ama olması gerekiyor mantıken. Bir daha şöyle bakalım. Evet, delete. Şurası en azından gelmesi lazım diye hatırlıyorum. Name kategori ID. Evet, şurada yanlışlık yaptık. Name kategori ID değil, billboard ID burası. Tamam, zaten buranın bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü kategorinin billboard şeyleri var. Bunu yanlış yazmışım. Hemen aynı şeyleri düzenlemekten öyle karıştı. Tamam, bunu düzeltiyoruz hemen. Billboard ID. Güncelleyeceklerimiz yine aynı şekilde ne yaptık söyledik. Params'tan gelen kategori ID bir sıkıntı yok. Ama buradaki bu değerimiz yine ne? Billboard ID bu şekilde söylüyoruz. Tamam. Evet, başka where ID, params kategori ID ona göre mi yapıyoruz? Evet, ona göre yapıyoruz ama güncelleme işlemimiz eksik. Label değil burası artık. Name ve aynı zamanda burası da billboard ID. Kopyala yapıştır yaptığımız için zaman zaman bazı şeyleri unutabiliyoruz. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Şu an eksiğimiz kalmadı gibi. Artık API'yi test ederken bir hatamız varsa artık o zaman görürüz. Ama şu an için gördüklerim bunlar. Ve bunları ne yaptık? Bu şekilde hallettik. Evet, bunlar bu şekilde. Artık tasarımımızı yavaş yavaş ne yapacağız? Yapmaya başlayacağız. Evet, şimdi kategori bölümümüzü yapalım. İlk olarak menümü açıyorum, yine aynı şekilde menüme ne yapacağım? Kategori bölümümü ekleyeceğim. Hemen şu şekilde geldim ve buranın ismini Categories diyelim. Billboards'ta bu şekilde yapmadık. Yani çoğul gidelim hep. O yüzden yine çoğul gideceğim ve burada label'ımda zaten gözükmesini istediğim alan kategori şeklinde söyleyeceğim. Evet, bu buraya eklendi. Bu tamam. Sonra tekrar gelelim, hemen burada sayfamızı oluşturalım. Şimdi bizim root neredeydi sayfamız? Page, billboard bu şekildeydi. Yine aynı şekilde pages'ın içine tekrar geliyorum. Categories diyeceğim ve sayfamı oluşturmaya başlayacağım. Hemen buraya bir tane page.tsx ve tekrar yeniden loading.tsx diyeceğim. Billboard'daki loading'in aynısını kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Zaten bunda değişen bir şey yok. Sonra page sayfası içinde tekrar geleceğim. Billboard'dakinin aynısını gelip kopyalayacağım. Buraya yapıştıracağım ve düzenlemeye başlayacağım. Şimdi ilk olarak şuradaki ismi düzenleyerek başlayalım. Kategori. Şimdi kopyala yapıştır yaptığımız için ufak tefek hatalarımız vesaire olabilir. Onlara artık bakacağız. Duruma göre göreceğiz. Yani bazen ben de atlıyorum çünkü. Prisma DB'den buradan kategori olduğunu söyleyeyim. Şu değişkenimin ismini hemen şöyle toplu bir şekilde değiştirebiliyorsam Categories diyelim. Şu şekilde değiştirelim. Tamam. Şöyle bakıyorum. Evet, benim yine bir store ID'ye ihtiyacım var. Bunda bir değişiklik yok. Kategori ama burada bir de include diyeceğim. Ne yapacağım? Billboardlarımı da buraya eklemek istiyorum. O yüzden dolayı billboard true diyerek bunu da buraya ekleyeceğim. Sonra tekrar yukarıdan aşağı şöyle bir bakalım. Formatted billboards diyor. Hemen burayı birazcık düzeltelim. Formatted categories diyeceğim. Tabi benim öncelikle bir de kolumna ihtiyacım var. Bunu da düzeltmem gerekiyor. Öncelikle bir kolum tanımlayalım. Daha sonra da tekrar gelip ne yapalım? Bunu düzeltelim. Yine aynı şekilde aynı klasör yapısıyla gidelim. New folder components diyelim. Ve bunun içine tekrar geleyim. Kolum.tsx diyeyim. Ve buradaki kolumunu yine aynı şekilde kopyalayıp kendime göre düzelteyim. Evet, yapıştırdım. Şimdi bizim bu kolumumuzda nelerimiz olacak? Şöyle bir bakalım. Öncelikle isimlerini düzelterek başlayalım. Şöyle tüm sayfada billboardları şöyle kategori diye güncellesek. Tamam, 2 tane sanırım, başka yok ama neyse, bu şekilde düzenlemiş olalım. Sonra bizim data table'ımızda ne yazacak? Name yazacak ve türü label olacak ya da name olacak. Daha sonra accessory key bölümümüz var. Buraya billboard diyeceğim ve header'ında billboard diyeceğim. Şimdi biz burada yeni bir veri çekeceğimiz için bir de şunu eklememiz gerekiyor. Aslında cell diyeceğim. Daha sonra bir parantez, süslü parantez, row eşittir
row nokta orijinal nokta şöyle yapalım. Önce yukarıyı tanımlayalım. Burada şöyle bir isim kullanalım. Billboard label diyelim. Tamam. Sonra tekrar şöyle bakalım. Burada action kısmımız var. Bir de yine aynı şekilde aslında şuradan şunu aynı şekilde alabilirim. Hiç sıkıntı yok. Tekrar bir tane daha alayım. Şöyle. Tamam. Bu da aynı şekilde ekleme tarihi dursun. Şimdi biz bunu tamam yazdık. Hemen şurada değiştireceğimiz alanları yazalım. Yani göndereceğimiz parametreleri yazalım. ID tamam. Name olacak burası. Created olacak ve bir de şuraya şu eklemiş olduğum şu billboard label'ı da tekrar gelip buraya ekleyeceğim ve buraya da string diyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar gelelim page sayfamıza. Page sayfamızda şuradaki şu alanımızı düzelterek devam edelim. Kategori kolum. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Şu billboard kolumu sileyim. Billboard silent varmış. Bunu da sileyim. Bu arada. Sonra yukarıdan aşağı şöyle bakalım. Evet, categories map, item, id, label, item, pardon bunun ismi name. Bu sefer itemden gelen name olacak. Sonra tamam, tarih yine aynı şekilde durabilir. Billboard label 2 nokta item nokta billboard label item billboard, onun içindeki label bu şekilde geleceğini söyleyeceğim. Bu da tamam. JSON formatında ya ne yapıyoruz biz burada? Gönderdiğimiz verilerin içinde çekerken yine aynı mantıkla çekmemiz gerekiyor. O yüzden dolayı bunu aslında bir console.log'la yazıp da aynı şekilde siz de inceleyebilirsiniz. Bu şekilde yazalım. Sonra burada billboard silent'ımız var. Yine biz burada bir data göndereceğiz. Öncelikle bir silent oluşturarak başlayalım. Hemen component'in içine tekrar geldim. New folder kategori silent nokta tsx diyelim. Evet, yanlış bir klasör oluşturdum yanlışlıkla. Tekrar geliyorum. Kategori silent nokta tsx diyelim. Ve tekrar geleyim buraya rafc diyeyim ya da diğer taraftan aslında kopyalayacağız zaten. Sonra düzelteceğiz. Component billboard silent, şunun tamamını geleyim kopyalayayım. Şöyle. Sonra şöyle tekrar geleyim. Ctrl F, billboardları kategori olarak şöyle bir güncelleyeyim. Şunu şuradan silelim. Kolum var diyor. Şöyle bir bakalım doğru mu acaba şeyi? Doğru gibi duruyor. Tamam, herhalde bir sıkıntı yok gibi. Ya da şöyle silelim. Tekrar ekleyelim. Evet, tamam, bir sıkıntı yokmuş. Virgül kolum, bunu da ekleyelim buraya. Sonra tekrar şöyle yukarıdan aşağı bakarak gideceğiz tabii ki. Hatalarımız varsa düzelteceğiz. Şimdi burada kategori silent tamam, user tamam, header title kategori data nokta length diyor. Tamam, burada da bir sıkıntı yok. Şöyle bakalım, burada loading diyor, header title default. Evet, şurada link yapımızı şöyle bir düzeltelim. Categories olacak burası ve yine aynı şekilde new desin. Et kategori tamam. My3 data columns tamam, bunları zaten bu şekilde olacak. API listemizi şöyle yapalım. Kategori yes diyelim. API'miz o şekilde, o yüzden dolayı. Bunu da kategori ID'yi CS'ini küçük bir şekilde ne yapalım, getirelim. Şöyle bir tıklayayım bakalım, bir görünürde bir hatamız vesaire bir şey var mı? Order by'ın burada bir hata olduğunu söylüyor. Neresi? Kategorisi. Virgülü atlamışım zaten. Direkt oradan da görebiliyorum aslında. Şöyle tekrar gelip bulalım. Categories page sayfası. Şurada virgülü atlamışım. Şunu eklersem bu hata gidecektir. Başka hatalar gelecektir tabi. Sıkıntı yok. Burada bir hatamızın olduğunu söylüyor. Neresi burası? Page.tsx yine. Şurada virgülü yine atlamışım. Evet. Yaparım öyle şeyler. Tamam. Şimdi billboard silent diyor. Biz burada billboard silent değil, ne diyeceğiz? Kategori silent diyerek bunu ekleyeceğiz. Ve burada döndüreceğim değer zaten bu. Bunu düzelteceğim. Yukarıda sileceğim bir şey var mı? Şöyle bakayım. Yok gibi. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Cell action ile ilgili bir hatamızın olduğunu söylüyor. Hangi sayfa? Column.tsx'te. Hemen şöyle gelip bir bakalım. Column.tsx. Evet, burada cell sayfamız yok.
O yüzden dolayı bir hata alıyoruz. Tekrar geleyim buraya. Bir tane daha cell action nokta tsx diye bir sayfa oluşturayım ve buradaki bu cell action'ı buraya kopyalayayım ve düzeltmem gereken ne varsa düzeltelim. Zaten ben bunu ekler eklemez bir şeyler geldi, düzeldi gibi. Tamam. Şöyle yukarıdan aşağı bakalım. Şimdi yine aynı şekilde bunlar olacak. Yani open menü, kopyala yapıştır. Tamam, bunlar olacak. Şimdi API'mizi bir düzenleyerek devam edelim ve yazılarımızı düzenleyelim. Burada categories yazacak ve yine data ID aynı şekilde, bir şey sıkıntı yok. Hatta şu billboardları yine Ctrl F kategori olarak değiştireyim bir. Tamam. Store ID categories, tamam, burada bir değişiklik yok gibi. Kategori copy ID, tamam, bu da tamam. Open menü, buraya kadar tamam gibi. Şurada yine şeyim bu değil, yolum bu değil. Categories data ID, bunu da burada bu şekilde düzeltelim. Bu da tamam gibi. Başka eksiğimiz ne kaldı? Komponentlerimiz, loading'imiz, page'imiz, her şeyimiz tamamlandı gibi. Evet, şimdi tekrar şöyle bir gelip bakalım olmuş mu gerçekten. Şöyle bakıyorum. Evet, API'lerim doğru bir şekilde gelmiş gibi duruyor. Add kategori diyelim. Categories new. Bu gelmedi. Neden? Biz çünkü bir yapı oluşturduk burada, hatırlarsanız. Biz yani şey daha yapmadık yani. Buradakileri unutmuşuz gördüğümüz gibi. Hemen tekrar geliyorum buraya, bir süslü parantez, köşeli parantez. Categories, pardon, kategori ID dedik biz. Yine aynı şekilde gidelim. Tekrar geleyim. Ne varmış bunun içinde? Komponent varmış. Bir tane de page varmış. Öncelikle form var burada bir de, değil mi? Tamam. Şöyle tekrar geleyim. Bir tane components diyelim. Ve tekrar bir tane daha yine aynı şekilde geleyim. Page.tsx, bu şekilde. Şuradaki page.tsx'i tekrar geleyim. Buradaki kategori ID'ye yapıştırayım. Ve teker teker düzeltelim. Şimdi billboard forms diyor zaten burada. Tekrar buraya öncesinde bir kategori forms diyelim. Ve tsx ve bunu da oluşturalım. Önce formu yaparak başlayalım. Sonra diğerini düzeltiriz. Hemen şöyle formuma bakıyorum. Yukarıdan aşağı tekrar. Şurada edit billboard yazıyor. Şimdi bütün billboard yazılarını tekrar kategori olarak şöyle düzelteyim. Tamam. Sonra kategori forms, tamam, bu şekilde gidiyor. Şu ismi ben rahat erişebilmek için şu şekilde yapacağım. Küçük büyük hepsini değiştirdi ya, o yüzden dolayı. Şu aşağıdakini de düzelteyim. Sonra tekrar ayarlarıma bakacağım. Evet, şöyle, tamam. Şimdi yukarıdan aşağı gelelim. Bizim burada bir form şemamız var. Bu form şemamızda şimdi label ve image URL diyor ama bendeki alanlar bu sefer bunlar değil. Ne alanım var benim? Name alanım var ve billboard ID alanım var. Ve bunların türü yine aynı şekilde kalsın. Sonra şöyle tekrar bakıyorum. Burada bir initial data var. Kategori ya da null diyor. Şimdi şu kategoriyi şöyle tekrar yeniden yazalım. Çünkü Prisma Silent'tan bunu çekmesi gerekiyor. Şöyle yukarıda bir bakıyorum. Şey var mı diye. Prisma Silent. Bakın şu hata verdirecektir bize. O yüzden dolayı Ctrl F yaptık ya. O yüzden dolayı. Tamam. Bu da tamam. Burada Ctrl F yapmasak aslında olur. Yani değiştir yapmasak aslında daha iyi olurmuş gibi. Sonra tekrar yukarıdan aşağı şu alanlarımızı düzeltmemiz lazım. Burada name ve burada da billboard ID diyerek bu değerleri söylemem gerekiyor. Buraya kadar tamam. API'lerimizi yine düzeltmemiz gerekiyor. Kategori, evet. Biz burada büyük, neyse artık geri alamayız. Şu şekilde gidelim. Kendimizi düzeltiriz artık. Daha sonra şurayı da yine aynı şekilde kategoriyiz. Buraya kadar tamam. Toast mesaj vesaire. Şöyle aşağı doğru tekrar inelim. Alert'ımız vesaire tamam. Initial data. Bunlar bu şekilde. Tamam. Background image. Evet, biz normalde burada bir image alanı kullanmayacağız. O yüzden şuradaki şu image alanını buradan kaldıralım.
Önce bir tasarımımız gelsin, sonra yani kopyala yapıştır işini bitirelim, sonra buraya alanımızı ekleyeceğiz zaten. Burada label diyor. Benim label alanım yok, name alanım var. O yüzden burayı name, burayı da name olarak düzeltelim ve bu şekilde olsun. Name yazsın sadece. Evet. Tekrar şöyle gelip bakıyorum. Tamam. Buraya ekleyeceklerim olacak zaten. Sonra tekrar buraya geliyorum. Diyorum ki kategori form. Şöyle ekledim. Şu sonu da düzelteyim. Şu billboard formla işimiz yok. Bunu silelim. Evet, şöyle bakalım. Evet, kategori. Evet, burada ne diyor? Prisma silent await prisma db billboard diyor. Kaçıncı satır nerede? Page.tsx diyor. Bunun içinde bakın burada şey kalmış. Prisma db'de billboard kalmış bir tane. 7. satır. Şöyle bakalım. Evet, hemen bunu düzeltelim. Kategori. Başka ve ASYNC zaten burası. Await Prisma'da Fint Unique diyor. Where ID undefined. Page nokta kategori ID. Evet, şunu isimleri düzeltelim hemen. Kategori diyelim ve tekrar kategori diyelim. Burada billboard ID'den dolayı hata alıyoruz aslında. Kategori ID diyelim. Şu şekilde parametreyi bulamıyor, yani o yüzden dolayı hata alıyoruz aslında. Tamam. Bunları da bu şekilde yaptık. Şimdi hemen bir test edelim ama burada bizim normalde şu an alanımız yok. Önce onu yapmamız gerekiyor. Şöyle tekrar gelip sadece bir bakalım. Tamam. Şu an için genel olarak birçok bölümü yaptık. Sadece geriye ne kaldı? Burada ekleyip test etmemiz kaldı. Geriye kalan bölümü tamamladık. Şimdi ilk olarak add kategoriyle devam edeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Kategori form sayfası da hariç tüm sayfaları kapatayım diyecektim ama yanlış yaptım. Tamam. Şöyle tekrar geleyim. Kategori formunu açayım. Şimdi mantıken benim burada billboardlarımı da çekmem gerekiyor. O yüzden şöyle yukarı parametreler bölümüne doğru gidiyorum. Ve buraya tekrar gelip diyeceğim ki billboards ve eşittir billboard ve bunu Prisma Silent'tan çekip şu şekilde söyleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geleceğim. Bunu aynı şekilde ne yapacağım? Parametreler bölümünde bunu ekleyeceğim. Bu parametreyi de bu şekilde alması gerekiyor. Biz kategori formsu çağırdığımız yerde nerede çağırıyoruz? Buradaki page'de ve burada da yine aynı şekilde benim ne yapmam gerekiyor? Kategorilerimi söylemem gerekiyor. Yani göndermem gerekiyor. Şöyle tekrar bakalım. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayacağım ve şöyle yazacağım. Diyeceğim ki burada billboards ve kategori değil billboard diyeceğim yine aynı şekilde. Find many tüm hepsini getirsin bize. Where ID params, burada şöyle bir bakalım. Store ID olması lazım. Store ID ve bu Store ID de benim yine aynı şekilde bunu eklediğim gibi onu da eklemem gerekiyor. Store ID ve türünün string olduğunu söyleyeceğim. Tamam. Buraya kadar okey. Sonra tekrar geleceğim. Burada billboard için yukarıda yazmış olduğum billboard'u ne yapacağım? Söyleyeceğim. Tamam. Bu tamam. Sonra tekrar formumuza gelelim. Formumuzda başka neye ihtiyacımız var? Göndereceğimiz verileri vesaire söyledik. Şöyle yukarıdan aşağı tekrar bakalım neyi? Bunu vesaire söyledik. Tamam. Title, description bunlarla ilgili bir ayarımız yok. Bu API'lerimiz büyük bir ihtimal bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Onlara tek tek zaten test edeceğiz. Şöyle tekrar geliyorum. Separatör, form field. Evet, form. Neredeydi benim o alanım? Sildim mi? Komple sildim sanırım. Şöyle yapalım. Şimdi bu form item'dan bir tane daha kopyalayalım. Form field. Evet, şu form field'dan bir tane daha kopyalayalım ve içine bir tane select ekleyelim. Select'i daha önceden projeyi başlarken kurduk diye hatırlıyorum. Hemen bir kontrol edeyim. Select var. Sayfaya da geleceğiz. Bir select'in örneğini alacağız ve ne yapacağız? Benzer şekilde kullanacağız. Şundan şöyle aynı şekilde bir tane geldim, kopyaladım. Şöyle yapıştırdım.
Buradaki değerlerimizi önemli. Yukarıda yazmış olduğumuz gibi yazmamız gerekiyor. Yoksa ne yapar? Algılamaz. Field form item yine aynı şekilde şurayı düzeltelim. Billboard. Tamam. Daha sonra burada form control, form mesaj. Şimdi şu form kontrolü şuradan şöyle sadece silelim. Buraya ne ekleyeceğiz? Dediğim gibi bir tane şey ekleyeceğiz. Şöyle kalsın. Form mesajı da kullanır mıyız? Kalsın o da. Hata vesaire bir şeyler olursa ne yapacak? Bize getirecek. Hemen şuradan gelelim. Select ile ilgili örnek bir tane bulalım hemen. Yan taraftan bakıyorum. Select. Tamam. Şöyle bir select işimizi görür ve select'te fruit vesaire bir şeyler yazıyor. Bunun için şu yukarıdaki kütüphaneleri yine aynı şekilde gelip alıyorum. Yukarı şöyle tekrar çıkalım. Evet, bunları geldim ekledim. Sonra tekrar geliyorum. Şuradaki şu select'in şöyle trigger kullanır mıyız? Kullanırız herhalde. Şöyle tekrar gelip kopyalayayım. Select'ten select'e. Tamam. Şöyle tekrar bulayım aynı şekilde aynı yere. Evet, şuraya tekrar gelip yapıştıralım. Evet, şöyle tekrar bir gelip bakalım. Evet, şu şekilde gördüğümüz gibi geldi. Tabi birazcık oynayacağız artık. Şöyle tekrar şöyle kopyalayayım sadece. Şu class name'i ne? Burada bunlar v full demişim sanırım. O yüzden şuradan şunu sileyim. Buna da v full diyeyim. Bütün sayfayı kaplasın. Şöyle olsun. Tamam. Şimdi normalde benim burada şunu söylemem lazım. Select bir dakika fruit. Select'te fruit yazıyor. Select label diyor bu da. Şöyle yapalım. Select label kullanmayalım biz burada. Select content'in içinde şu şekilde select grup var. Biz burada bir tane billboardlarımızı döndürmemiz gerekiyor. Şu select content'in içini şöyle komple sileyim. Ve şöyle yapalım. Diyelim ki billboard nokta ya da şöyle yapalım. Şu select grup olmasa da oluyor sanırım. Çalışıyor diye biliyorum. Ya da select grubun içine de direkt yazabiliriz. Şu label'ı kullanmayacağım ama. Bir tane item kalsın şöyle. Tamam, Apple. Ben bunu artık ne yapacağım? Map ile birlikte döndüreceğim. Şöyle billboard diyelim. Nokta map. Daha sonra bunun ismi artık billboard olsun. Şu şekilde tekrar parantez. Ve bunun içinde ne değeri döndüreceksem söyleyeceğim. Bir parantez, bir saniye, bir sıkıntı oldu. Tamam. Şuradan tekrar yeniden parantez açayım. Tamam. Şundan tekrar bir tane geldim, kopyaladım. Buraya söyledim. Şimdi tabii ki hiç itemim olmadığı için bir şey dönmeyecektir. Sadece select'te fruit dedi. Başka bir şey demedi. Burada diyelim ki select kategori diyelim öncelikle. Tamam. Şimdi burada döndüreceğim değerleri ne yapacağım söyleyeceğim. Şimdi ben burada bir şey kullandığım için öncelikle key ekleyeceğim ve buna billboard'umun id'sini söyleyeceğim. Value değeri için şöyle bunu şöyle yapalım. Şuradan şöyle silelim ve diyelim ki yine billboard'umun id'si diyeceğim ve burada da ne gözükmesini istiyorsam onu söyleyeceğim. Billboard'un label'ı diyeceğim. Evet, şöyle tekrar gelip bakalım. Aslında şey gelmesi gerekiyor. Billboard değerlerinin gelmesi gerekiyor. Pardon, kategori. Evet, şurada select'te billboard diyelim. Billboard. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Evet, billboard aslında. Evet, diğer taraftan bir veri geldiği için buranın gelmesi gerekiyor. Şöyle tekrar bakalım. Evet, veri gelmedi. Billboard'umda değer var mı benim? Sildim mi ya da? Bir tane değerim var. Burada bir hatamız var. Ne diyor? Store ID billboard'dan veri çektiğini söylüyor. Ama yazdırmadı. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Select item. Şu select gruptan kaynaklı olabilir belki. Şöyle tekrar gelip bakacağım. Ben buraya
select content. Şimdi hatamızı çözmeye çalışalım. Şimdi normalde ben burada eğer ki bir hata alıyorsam büyük bir ihtimal sorgumdan kaynaklıdır. Şöyle billboard sorguma baktığımda buranın store ID olması gerekiyor. Bir de şuradaki alanlarımı da düzeltmem gerekiyor. Kategori page diyelim buraya ve aşağı tarafa da yine aynı şekilde kategori page diyelim. Bunun aynı zamanda bu alanın da sorunlu olduğunu görüyoruz. Burayı da ne yapalım? Bu şekilde düzeltelim. Sonra kategori form kısmımıza şöyle bakalım. Bizim normalde burada form item'ımız var. Tamam. Form label'ında billboard yazıyor. Bir select kullanmışız. Ama select'e eklememiz gereken yine özelliklerimiz var. Hemen şurada tekrar geleceğim. Diyeceğim ki disabled özelliği yukarıda tanımlayacağım. Loading olacak yine. On value change diye bir özelliği var. Bunu yazmamız gerekiyor, yoksa bir anlam ifade etmiyor. Değer değiştiği zaman alamayacak. Daha sonra yine aynı şekilde value değeri olacak ve value değeri de bizim erişebilmemiz için field'dan gelen value olduğunu söyleyeceğim. Default value'suna da yine diyeceğim ki field'dan gelen value diyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi trigger'ı da yine aynı şekilde tekrar gelip trigger selected value bölümüne default value'suna yine field'dan gelen value diyeceğim. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Tamam, bu burada şu an bu şekilde çalışıyor. Başka bir sıkıntı yok gibi sanırım. Şimdi tekrar gelip bir projemizi test edelim. Create diyorum şöyle. Evet, kategori created dedi ve bize gördüğümüz gibi oluşturdu. Update diyelim. Hemen bir test edelim. Save changes. Tamam. Sonra tekrar bir de silmeyi deneyelim. Continue. Silme işlemi de başarılı. Evet, kategori bölümünü de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Evet, şimdi color ve size diye iki tane yeni bölüm oluşturacağım. Yine bunların birbirinin kopyası olacak. Zaten isterseniz hiç uğraşmadan siz de aynı şekilde kopyala, yani videoyu izlemeden kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Daha sonra ne yapabiliriz? Projeye devam edebiliriz. Olacak alanlara bir tane yine label alanım, daha doğrusu name ve value alanım olacak. Yani iki tane input'um olacak. O yüzden dolayı settings değil de billboard bölümünden kopyalayarak gideriz. Şöyle yapalım. Şu an projem tabi durdurulmuş şekilde ilk başta veri tabanlarımı oluşturarak başlayayım. Şu billboard bölümünden ya da kategoriden şöyle kopyalayayım ve düzenleyerek gidelim. Şöyle tekrar geleceğim. Diyeceğim ki alanımın ismi color olsun ve billboardlara ihtiyacım yok. Şunları şuradan sileyim. Daha sonra name'in altına bir de value diye bir değer ekleyeceğim ve türünün string olduğunu söyleyeceğim. Store'da kategori diyor. İlk başta şurayı düzeltelim. Buranın ismi color. Yine bundan bir tane daha gelip kopyalıyorum. Aynı şekilde geliyorum. Buraya da size diyorum. Ve sonrasında store'da size diyerek bunu ne yapıyorum? Ekliyorum. Ve bunu da ekledikten sonra yukarıda bunların ilişkilerini hemen söyleyeceğim. Şundan şöyle bir tane geldim, kopyaladım. Şöyle şunları küçülteyim, billboard'u, kategoriyi. Tamam. Store'da colors ve ismi color. Evet, şöyle hizalı şekilde olsun. Color'la işim bitti. Size'a gelelim. Aynı şekilde sizes ve buradaki yine aynı şekilde ismin aynısı size. Evet, bunları bu şekilde yazdım. Sonra npx prisma db push diyeceğim. Bir tane hatam olduğunu söylüyor sanırım. Kırmızı yanıyor. Şöyle bir hatamızı öncelikle bulmaya çalışalım. Color'u şöyle bir açayım. Bir sıkıntı yok gibi. Model. Bakalım. Colors. Evet, hatamın yeri tam neresi? Kategori bölümünde bir hata var diyor. Kategori ile ilgili bir işlem yapmadık. Evet, kategoriyi galiba yanlışlıkla silmişim ben. O yüzden dolayı bir hatamız var şu an gördüğümüz gibi. Bundan yine aynı şekilde şunları şöyle kopyalayayım. Birkaç defa geri al yapayım. Evet. Şöyle tekrar geleyim, aşağısına yapıştırayım. Tamam. Tekrar npx prisma db push diyelim ve şunu hemen oluşturalım. Sonra stüdyomu aynı şekilde durdurayım. Oluşturduktan sonra tekrar stüdyomu çalıştırayım ki verilerimde bir sıkıntı var mı
görelim. npm run dev. Tamam. Bunlar geldi. Hemen bunlarla ilgili ilk olarak menümü düzelterek başlayacağım. Şöyle hemen tekrar geliyorum. Component app root komponentin içinde menümüz vardı. Menümüzü hemen düzeltelim. Şundan şöyle bir tane geldim, kopyaladım. Burada colors yazsın. Burada colors yazsın. Daha doğrusu burada color yazsın. Ve burada yine colors yazsın. Bir tane daha gelip aynı şekilde kopyalayayım. Size desin burada label'da. Burada sizes ve yine aynı şekilde sizes diye gidelim. Bunlar tamam. Bunu artık işimiz bitti. Menümüzü oluşturduk. Şimdi API'leri hazırlamam gerekiyor. Bunun için şöyle yapacağım. Ben şuna sağ tıklayacağım. Daha sonra File Explorer diyeceğim ve burada yapacağım. Ben şimdi burada kopyala yapıştır yaptığım zaman GitHub Desktop vesaire kullandığım için ben de otomatikman donuyor. Siz eğer donmuyorsa direkt burada kopyalama işlemini yapabilirsiniz. Ben burada tekrar düzenleyip tekrar yeniden açacağım için o yüzden dolayı burada yapıyorum hemen. İlk olarak API'mizi düzelterek başlayalım. API'me geldim. Store ID Categories Billboard'un aynısından bir tane şöyle kopyalayayım. Hatta iki tane kopyalayayım. Ve bunların isimlerini hemen düzeltelim. Sizes ve Colors diyelim. Tamam. Sonra tekrar hemen geleceğim. Yine aynı şekilde GitHub şeyimi açacağım. Projemi açacağım. Hemen açıyorum. Tamam. Buraya kadar tamam. Hemen API'ime geldim. Colors. Bunları teker teker düzelteceğim. Şimdi şuranın ismi öncelikle Billboard ID değil, Color ID olacak. Keşke onu da düzeltseydik. Ben de şu an donma sıkıntısı tamam yaratmadı. Çoğu zaman öyle bir sıkıntı oluyor. O yüzden dolayı mecburen şey yapıyorum. Size ID. Tamam. Şu şekilde yazdım. Bunlar tamam. Sonrasında hemen bunları teker teker düzenleyelim. Root geldim. Burada şöyle bir bakıyorum. Label image URL diyor. Image URL olmayacak bizde. Bunun yerine ne olacak? Value ve name olacak. Bu şekilde bunları düzeltiyorum. Sonra şöyle tekrar bakalım. Şimdi şöyle yapayım. Geri alayım. Label'ları name olarak değiştirsin bana. Image URL'leri value olarak değiştirsin bana diyelim. Şu şekilde birden fazla düzenlenecek yer oluyor çünkü. Daha sonra store vesaire billboardları da bana buranın ismini color yani color olarak bana güncellesin diyeceğim. Tamam. Buraya kadar bu sayfa tamam. Hemen gelelim. Diğer sayfamıza aynı şekilde gelelim. Burada da yine aynı işlemleri yapacağım. Şöyle tekrar geleyim. Yine burada da label'ım var. Label ya da label'ın ismini name olarak güncellesin. Image URL'in ismini value olarak güncellesin. Bu da tamam. Sonra bir de şöyle kayıt için bir tane şey bulalım. Billboard. Billboardları da color olarak güncellesin diyeceğim. Buraya kadar hepsi tamam. Color ID'ler dahil hepsi güncellendi. Güzel. Bu API'miz tamam. Hemen size ile ilgili işlemlerimizi aynı şekilde gelip yapalım. Size'da da yine aynı şekilde label hepsine yine aynı şekilde label'ları name hatta şunu da açalım. Label'ları name aynı anda ikisini de düzenleyelim. Sonra image URL'leri value şunu da aynı şekilde geleyim. Image URL'leri value bulamadı mı? Olması gerekiyor. Tamam düzenlemiş. Sıkıntı yok. Tamam. Kaydedelim. Sonra en son olarak bir de billboardları color olarak billboardları size olarak düzenlemesini isteyeceğim. Şöyle tekrar geleyim, burada da billboardları size olarak düzenle. Tamam. API'lerim de hazır. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Bu tamam. Şimdi bunları tabii ki test edeceğiz. Bir hata alırsak daha sonra zaten görüp düzeltiriz. Problem yok. Şimdi hemen yine aynı şekilde projemi tekrar başlatmadan şuradan bir kopyalamayı deneyeyim. Sıkıntı olmazsa geleceğim diğer taraftan kopyalayacağım. Dashboard Pages. Şimdi şu billboard'dan bir tane daha kopyalayayım. Billboard'dan kopyalayalım.
kategoriden değil, aynen billboard'dan kopyalayalım. Daha kolay olur. Tekrar geleyim. Şöyle pas diyeyim ve buranın ismini Colors olarak değiştireyim. Evet, bende şöyle bir donma oluyor. O yüzden dolayı zaten istemiyorum genellikle. Şunu şuradan şöyle kapatayım. Tekrar ben bunu bir klasörde açacağım. Evet, şöyle açtım. Hemen tekrar gelelim. Dashboard, Store ID. Evet, düzenlemiş aslında Colors. Şu dosya ismimi de hemen düzelteyim. Color ID. Evet, doğru mu yazdım? Tamam, Color ID. Şimdi size yapmayacağım. Öncelikle bunu yapayım. Daha sonra bunu kopyalarım. Çünkü bunun içinde bir ufak tefek ayarlar yapması daha kolay olacaktır. Yani diğerine kopyalaması. O yüzden dolayı direkt bunun içinde çalışacağım. Hemen tekrar geliyorum. Show in, tekrar projemi Visual Studio Code'da şöyle açıyorum. Bir yandan da terminallerimi de şöyle açayım. npm run dev diyeyim sadece şu an için. Yeterli zaten. Tamam. Bu açılırken şimdi teker teker sayfalarımıza bakalım. Şimdi burada billboard yazıyor. Şu billboardları benim yine aynı şekilde kolum olarak düzeltmek istiyorum. Şu billboards'ı daha doğrusu şöyle yapayım. Billboards diyelim ki bunun ismi yine çoğul bir şekilde olsun. Colors diyelim. Şöyle. Tamam. Sonra tekrar şu loading sayfasında yok zaten bir şey. Buraya tekrar geleyim. Şöyle değiştireyim varsa. Cell Action'da varsa değiştireyim şöyle. Column'da varsa değiştireyim şöyle. Yokmuş. Color ID'lerde varsa hemen onları da aynı şekilde. Component. Evet, bunlar da olanları değiştirdik. Buraya kadar tamam. Şimdi kaydedeyim bir yandan. Sonra tekrar geleyim page sayfama. Şöyle bakayım. Billboard'lar var bir de. Bunları da color olarak şöyle değiştireyim. Tamam. Şunların ismi vesaire birazcık değişti. Şöyle yapalım. Color silent. Color C'si yine büyük olsun. Burada da yine C'si büyük olsun. Ve dosya ismini de düzeltirken yine aynı şekilde düzelteyim. Color silent. Tamam. Tekrar bu sayfaların içinde yine aynı şekilde. Evet, kapatmışım. Şöyle yapalım. Color. Bir tane billboard bulayım. Evet, şöyle şu billboard'u buldum yine aynı şekilde. Billboard. Color. Şöyle yazalım. Burada yine aynı şekilde varsa tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Bunun ismini hemen düzeltelim. Color form diyelim. No diyeceğim. Bir şey yapmasın, değişiklik vesaire. Küçük yazdım büyük bir ihtimal çünkü burada eklerken küçük olarak ekledi hangi sayfadaysa. Bir sıkıntı olursa zaten şimdi tekrar yeniden gelir bakarız. Tamam gibi. Şöyle hemen projemi bir çalıştırayım. Bir bakalım ne oldu, ne bitti. Hatalarımızı çözerek gidelim. Sonra şöyle color form'a geleyim. Bu arada burada label ve image URL diyor. Bunların isimlerini düzeltelim. Name ve aynı zamanda value şeklinde olacak. Şöyle söyleyelim. Aşağı tarafta da yine aynı şekilde şöyle tekrar geleyim. Header title. Burası formun olduğu yer. Burası image URL. Image URL'i sileceğim. Şöyle kapattım o yüzden. Tekrar geleyim. Şunu value olarak güncelleyeyim. Buraya da value label value yazsın sadece ya da enter value. Tamam. Bundan bir tane daha yine aynı şekilde kopyalayayım. Şöyle yapıştırayım. Name enter name yazsın. Tamam. Şimdi de gelelim color bölümüne hemen tıklayalım. Hatalarımıza bakalım. Color silent diyor. Page nokta nerede? Hemen bunu bulacağım öncelikle. Color silent. Şu yukarıdaki ne silelim. Şöyle. Evet, Color Silent'ı bulmadı. Hemen şöyle tekrar geliyorum, bir bakıyorum. İsmi küçük yazıyor. Evet. Tamam, şöyle ve şunu da yine aynı şekilde gelip düzelteyim. Burada da yine aynı şekilde Color Silent diyerek bunu bir ekleyelim bakalım. Burası tamam gibi. Şöyle API'lerimi kontrol ediyorum. Buralar tamam, bir sıkıntı yok gibi. Sonra add color diyelim hemen bir tane.
Burada bir sıkıntı var mı bakalım. Color new diyor. Şöyle bakıyorum. Color'umun içinde color ID diyor. Evet, color. Evet, burada color değil, colors diyor. Color ID. Evet, add color. Buraya bastığım zaman nerede bu sayfa? Hemen burayı bulalım bir. Color silent. Evet, şurada colors new yazması gerekiyor. Şunu düzeltelim. Tamam. Tekrar geleyim. Add color. Evet. Şu an başka bir yerde bir hata aldık. Color ID page.tsx 3. satır. Billboard form. Hangisi? Color ID'nin içindeki page. Hemen geliyorum. Şunu şuradan şöyle siliyorum. Burada yine şöyle tekrar geleyim. Billboard'ları bana color olarak değiştir diyeyim. Şöyle bir değiştirsin. Evet, color, add color. Burada yine hatalarımız var tabi. Hemen şöyle bulmaya çalışayım. Evet, şöyle tekrar bakayım, kendim bakayım, olmazsa oradan göremeyeceğim gibi. Color ID string, color forms. Şunun ismi vesaire doğru mu? Bu ekli değil gibi. Şöyle Ctrl Space ile bir bulmaya çalışayım. Gelmedi bir şey. Bunun ismini vesaire kendim elle hemen gelip düzelteyim. Şöyle bakıyorum. Color Forms diyelim. Ve bunu geleyim aşağıda da aynı şekilde düzelteyim. Ve burada tekrar page sayfasında Color Forms diyerek ekleyelim. Ve şurayı da düzelteyim. Evet, şu an geldi, bir sıkıntımız yok gibi. Şu aşağı doğru ineyim, bir hata, başka bir şey yazıyor mu? Şu an bir hata yazmıyor. Hemen bunları bir test edelim. Name alanına şöyle burası color olduğu için black yazalım ve değer içinde 000 diyeyim. Create diyelim. Color created dedi ve bu sayfaya atarken bir sıkıntı oldu. Yani nerede bu işlemimiz yine? Form şeyinde. Billboard sayfasını yaparken sonunda S takısı yoktu ya. Onu yani eklerken, o yüzden dolayı düzenlerken de büyük bir ihtimal ondan bir sıkıntı oldu. Şöyle bakıyorum, Store ID, Color. Ha, şurada sıkıntımız. Şunu düzeltirsem bana düzelecektir zaten. Tekrar geleyim aynı şekilde Colors. Evet. Evet, Color. Veri gelmemiş bu arada, bakalım. Add Color. Tekrar gelelim buraya. Colors. Şu black diyeyim. Ve daha ya da black değil, white diyeyim bu sefer. Kare FFF diyelim. Create diyelim. Tamam. Evet, aslında verilerim geliyor ama label'ım vesaire pek güzel durmuyor. Böyle öncelikle bunu düzelterek başlayalım. Hemen bununla ilgili bir kolum yazmış olmamız gerekiyor. Hemen şu koluma şöyle bir bakalım. Şimdi bizim bu kolumumuzda şöyle yapalım. Label değil buranın ismi, artık buranın ismi name ve burada da name yazsın header'ında. Accessory key'inde yine aynı şekilde bu olsun. Tamam, bu date kısmı olsun. Şuraya tekrar geleyim. Burada yeni bir şey oluşturalım. Burada diyelim ki value olsun. Header'ında da value olsun. Ama içeriğini birazcık değiştirelim. Şöyle yapalım. Süslü parantez row row şuradan şöyle tekrar parantez. Evet, buraya ne istiyorsam yazayım. Şimdi diyeceğim ki şöyle div class name flex item center yan yana hem kodunu yazacağım hem de rengini göstereceğim. O yüzden dolayı gap x2 diyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geliyorum. Burada süslü parantez açıyorum. Daha sonra row nokta original nokta value. Burada ismini yazdırmış olacağım. Tekrar div class name. Burada da şeyi göstereceğim. Rengi göstereceğim. H6 V6 rounded full diyerek yuvarlak içinde resmi göstermeye çalışacağım ve bunun çevresine bir de border atacağım. Burada bir de ek olarak stil vermem gerekiyor.
Şöyle diyeceğim, stil, tekrar bir süslü parantez daha, background color. Row'dan gelen orijinal nokta value diyeceğim. Evet, şu şekilde yazdık. Evet, şurada gördüğümüz gibi bir yuvarlaklık vesaire bir şeyler oldu. Ama verilerimiz gelirken bir sıkıntımız var gibi. Şöyle tek tek sayfaları yeniden bir kontrol edeceğim. Page sayfasına şöyle bir geliyorum. Colors map diyor. Bir sıkıntı. Evet, şurada bir sıkıntımız var aslında. Burada sadece bu geliyor ama diğerleri gelmiyor. Çünkü isimleri vesaire doğru değil. Burada diyeceğim ki name olacak. Daha sonra burası da name olacak. Bir tane daha kopyalayalım. Value olacak. Ve itemden gelen value olacak diyeceğim. Evet, şu şekilde bunlar da geldi. Peki hemen bunları bir test edelim bakalım. Tekrar geliyorum, şuradan bir update diyeyim. Update dediğim zaman yine şöyle bir bakalım. Neyle ilgili hatamız? Yine color yazıyor. Biz bu URL'leri yazarken birazcık dediğim gibi diğer taraftan kopya yapıştır yaparken onlarda billboard kullandık. Billboard kullansaydık Ctrl S ile yaparken sıkıntı olmayacaktı aslında. Şimdi URL'lerimizi düzeltmemiz gerekiyor. Cell Action'dadır büyük bir ihtimal bunlar. Bakalım. Evet, şurada colors yazması gerekiyor. Delete ile ilgili bir işlem yapmayacağız. Tamam. Tekrar şöyle yeniden bir geri geleyim. Evet, tekrar geleyim, buna update diyeyim. Evet, sayfam açıldı. White olsun. Şöyle. Amacımız güncellemeyi test etmek. Evet, color updated bunları vesaire güncelledi. Tamam. Silme işlemi yapalım hemen. Şöyle bir delete diyeyim. Continue diyeyim. Silme işlemimiz de tamam. Colors bölümü bu şekilde ne yaptık? Yapmış olduk. Zaten bu alanlarımız aynı şekilde göstergizle. Bunları zaten tamam kolumları yazarken ayarladık. Color alanımız yani başarılı bir şekilde oldu. Şimdi aynısını size için yapacağız. Şimdi aynı şekilde size alanını yapacağım. Size alanını yaparken de ben yine mecburen tabii ki burada çalışmak zorundayım. O yüzden bunu kapatacağım ve burada işlemi yapacağım. Tekrar geliyorum dashboard, store ID, pages, colors'tan bir tane daha geldim, kopyaladım. Sizes yazdım. İçine geldim. İçindekinde size ID olarak güncelleyeceğim. Size ID. Siz eğer GitHub Desktop kullanmıyorsanız büyük bir ihtimal size sıkıntı olmayacaktır. Ben de ondan dolayı problem oluyor. O yüzden dolayı mecburen bu şekilde yapıyorum. Çok da problem olmuyor açıkçası. Sadece bunu böyle kopyala yapıştır yaparken ne yazık ki. Tamam. Şimdi colorus'umuzu oluşturduğumuz gibi size'ımızı da oluşturduk. Burada da yine aynı şekilde ne yapacağız? Alanlarımızı düzenleyeceğiz. Burada şöyle yapalım, hemen tekrar geleyim. Şöyle dosyamın ismini düzelteyim öncelikle. Color Silent değil. Şunun ismi Size Silent olsun. Tamam. No diyelim. Şöyle tüm dosyaları bir kapatayım. Başka dosya açık kalmasın. Page'e geldim. Burada color'u size olarak değiştirmek istediğimi söyledim. Tamam. Şu S'si büyük olsun. Bir de yukarıda aynı şekilde şunlar. Şöyle components, bunu da düzeltelim. Buraya kadar tamam. Sonra loading'de bir değişiklik yapmayacağım. Size Silent'ı hemen aynı şekilde gelelim. Color'larımı size olarak güncelle diyelim. Bunları bize güncellesin. Tamam. Columns'uma geleyim aynı şekilde. Şuradaki şu alana pek fazla bu şekilde kullanmama gerek yok aslında. Burada sadece header yani bir cell'e ihtiyacım yok, yani bu şekilde yazmaya gerek yok bence. O yüzden dolayı buradaki bu cell'i silelim. Duruma göre sonra tekrar düzeltiriz. Cell nerede başlayıp nerede bitiyor ona bakıyorum. Şurada başlayıp şurada bitiyor. Evet, şunları şöyle şuradan sileyim. Sadece bu şekilde kalsın. Tamam. Burada değiştireceğim bir şey. Evet, şurada billboard kolum demiş ama burada da billboard kolum diye devam etmiş. Büyük bir ihtimal bir sıkıntı olmaz gibi de duruma göre eğer olursa bunların isimlerini düzeltiriz. Tamam, şu an kalsın. Cell Action'ıma geliyorum şöyle tekrar. Yeniden bakalım. Color'larımı size olarak değiştireceğim. Tamam. Bunlarda da aynı şekilde içlerine gelelim. Color'larımı size olarak değiştir. Buraya da geldim. Color'larımı size olarak değiştir. Tamam. Şimdi hemen projemi tekrar npm run dev diyerek yazalım ve test edelim.
Evet, şöyle bekliyorum. Şunu kaydetmemişim. Evet, size'a tıklayalım. Evet, size'a tıkladığım zaman size sayfası geldi, size sayfası. Bir sıkıntımız yok gibi. Hemen add size diyelim bakalım. Evet, burada hemen bir hatamızı aldık. Nerede? 7. satır page.tsx size id'nin içindeki. Hemen geliyorum, bakıyorum. Burada nerede hata? Color await prisma db. Burada ben size göremedim. Ha, bu API'de hata mı? Yok. Pages sizes size id page.tsx. Ee, pardon, pages. Evet, size id'nin içindeki page.tsx. Ha, kaydetmemişim ben. Evet. Tamam, tekrar gelelim. Add size. Tamam, yine bir şeyler gelmedi. Şu size formlarla alakalıdır büyük bir ihtimal. Yine şöyle yapacağım hemen. Şu size'ın S'sini büyük yapalım. Tanıyamadılar büyük bir ihtimal birbirlerini. Şöyle yapalım. Size forms diyelim. Ve buradaki component, evet, bunun ismi de tabii bu şekilde olacak. Ve formun ismini şu şekilde düzelteceğim ve sıkıntı olmayacak. Tamam. Şimdi tekrar gelip burada bir size ekleyelim. Şimdi name için burada şöyle yapacağım. Diyeceğim ki x large diyeceğim şöyle. Onu da yazamadım. X large ve kısaltma olarak da value değeri içinde x large diyeceğim. Create. Evet. Bunu da bu şekilde ekledik. Hemen delete'e bakalım. Bir sıkıntımız var mı? Yok. Tekrar gelelim. Large diyelim. L diyelim. Büyük L olsun. Burada 2 karakter diyor. Bunu düzeltelim öncelikle. Bir karakter yeterli burada zaten. Formu hemen bakalım şurada. Formula 2 diyor. Şunu 1 yapalım. Ve create diyelim. Tamam. Tekrar geleyim bunu. Update diyelim. X large olsun. Şöyle yapalım. Evet. Bunları da bu şekilde düzeltiyoruz. Ve baktığımızda API'larımıza vesaire bunlar artık sorunsuz bir şekilde şu an çalışıyor gibi. Bir sıkıntı yok. Sadece şuradaki color ve size yazılarına birazcık ayar oldum. Onları sadece düzelteceğim, başlıkları. Şöyle tekrar geleyim. Size silent. Description. Management size. Yani şurası. Tamam. Yine aynı şekilde colors'u da geleyim. Evet, şunu da C'sini büyük yapayım. Bir de şu kategori bölümünde bir hatam vardı. Onu düzeltmek istiyorum. Ya imla hatası aslında, başka bir şey değil. Add kategori dediğim zaman şurada select'te kategori demişim ama select'te billboard olması gerekiyor. Bunu da hazır görmüşken aynı şekilde gelip düzelteyim. Bu da aradan çıksın. Kategoriyiz. Kategori ID, component, form. Evet, burada formda bir yerde select'te billboard yazsın. Tamam. Bu da tamam. Artık color'umuz, size'ımız hepsi yapıldı. Size başlığı küçük. Bunu düzeltmedik mi ya? Tekrar geleyim hemen. Size silent. Evet, küçültmemişim. Düzeltmemişim. Evet, şunu da şu şekilde ne yaptık? Düzelttik. Evet. Buraya kadar tamam. Artık ne yapacağız? Ürünlerimizi yavaş yavaş eklemeye başlayacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş product bölümümüzü yapmaya başlayalım. Ben birazcık bu arada kategorilerimi, color'larımı düzgün bir şekilde girdim. Siz de isterseniz girebilirsiniz. Onun dışında hemen bir model yazıyorum ve product diyeceğim. Sonra tekrar şöyle ID, store, bunlara bu şekilde ihtiyacım var. Name'e de ihtiyacım var. Şuraya kadar alayım ve yapıştırayım. Burada isim olarak buna store to size diyor. Şöyle yapalım. Store to product diye değiştirelim bunu. Bu şekilde olsun ve şu indekse yine ihtiyacımız var. Onun dışında
Başka neye ihtiyacımız var? Aynı şekilde şu ikisinden kopyalayayım. Bir tane daha gelip yapıştırayım. Kategori ID ve türünün string olduğunu yine söyleyeceğim. Ve burada da kategori to product olarak söyleyeceğim ve buraya da kategori diyelim. Tekrar yine aynı şekilde name, tamam, bunu ekledik. Diğer alanlarımızı yavaş yavaş ekleyelim. Name, sonra mantıken ne olur? Price'ımız olur. Bunu yazalım hemen ve tipine desimal diyelim. Sonra is featured şöyle olması lazım. Neyse. Boolean yapıda olsun ve default'u bunun her zaman false olsun. Duruma göre biz istiyorsak ekleyelim. Is arşiv diyelim. Yani mesela ürün stokta bitti. Arşive atabiliriz. Sonra da diyebiliriz ki işte örnek olarak tabi tasarım ona göre yapmak gerekir. İşte bitti gibi bir şey yazılabilir. Sonra size id diyelim. Ve color id olacak. Aynı zamanda şunlardan şöyle ya da şöyle yapalım. Size id ve türü size olacak. Pardon, türü string olacak. Ve yine aynı şekilde şundan şöyle kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Burada yine şu relation'da bir isim vermemize gerek yok. Şuradaki şu ismi buradan kaldıralım. Şunu şöyle yapayım. Burada store id yazıyor. Burada da yanlış yazıyor. Şunları da düzeltmedik bu arada. Kategori id. Sonra buradaki ismi size olsun ve burada da size id'yi yine aynı şekilde söyleyelim. Ve türlerini bunu da düzeltmemişim. Kategori size. Tamam. Sonra tekrar gelelim. Color için de yine aynı işlemi yapacağım. Şundan şöyle kopyalayayım. Aşağı yapıştırayım. Color id ve color ve burada da color ve ilişkisi color id ile. Bu da tamam. Bunların ilişkilerini zaten hepsine gidip yukarıda tanımlayacağız. Şunları da aynı şekilde tanımlamamız gerekiyor. Başka neyimiz olacak? Şöyle tekrar bakalım. Şöyle images diye bir alan tanımlayacağım ve diyeceğim ki image diyeceğim ve şu şekilde yazacağım. Bunu daha sonra ekleyeceğim. Daha sonra bir de son olarak şunların şöyle ikisini buraya ekleyeceğim. Şimdi şunların öncelikle yapmış olduklarıma bir ilişkilerini tanımlayayım. Sonra da image alanımızı yazalım. Şimdi normalde store id aynı şekilde tekrar geliyorum. Kategori id olması gerekiyor. Kategori id, size id ve color id, bunlardan birer tane daha aynı şekilde gelip indekslerini atıyoruz buraya. Evet, sonra bunların ilişkilerini aynı şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yani diğer taraflarda da. Şimdi mantıken store'da öncelikle geleceğiz yine store'a aynı şekilde. Şundan bir tane daha kopyalayacağım ve diyeceğim ki aşağıda yazmış olduğum gibi şöyle şunu alayım öncelikle. Store the product. Burada da yine aynı şekilde geleceğim. Store the product diyeceğim. Şu billboard'u şöyle küçülteyim. Şöyle kalsın. Billboard'luk bir işimiz yok gibi. Tamam. Sonra buraya şey olarak diyeceğim ki products diyeceğim. Şu şekilde olsun ve buradaki modelimizin ismini de doğru yazmamız gerekiyor. Burası tamam. Onun dışında store'a bunları zaten ekledik. Başka herhalde store'a bir şey eklemeyeceğiz gibi. Sonra kategori bölümüne yine ilişki söylememiz gerekiyor. Şimdi product'larımızla ilgili bunu söyledik. O yüzden dolayı kategori bölümünde yine aynı şekilde product'larımı eklemem gerekiyor. Product yine product bu şekilde ve add relation ve relation'a da burada yazmış olduğum kategori to product'ı ekleyeceğim. Nerede? Color size. Evet, kategori. Relation
Buraya da aynı şekilde gelip bunu sadece ekleyeceğim. Başka bir şey eklememe gerek yok sanırım. Duruma göre bir hata alırsak bakarız sonra tekrar. İlişkisi tamam bence. Bu da tamam. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Sonra size'la color'un aynı şekilde ilişkilerini yapmamız gerekiyor. Şöyle tekrar size alanını bulalım. Size alanında da şöyle product ve products diyeceğim. Yani bir şeyin size'ın product'ları olabilir şeklinde düşünebiliriz. Bunu bu şekilde ekledim ve aynı şekilde color'a da bundan bir tane ekleyeceğim. Size color. Tamam. Evet, şöyle kaydettim. Hatamız hala var gözüküyor. Size ve şey bölümünde hata var diyor. Şunlardan dolayıdır hatamız. Şunları şöyle silersem virgülleri. Tamam. Şu an ilişkilerimiz tamam gibi. Şimdi sadece geriye ne kaldı? Image alanımız kaldı. Hemen tekrar geliyorum buraya. Model image süslü parantez ve burada yazacağım. Diyeceğim ki id string, uzun uzun yazmayayım ya. Şöyle kopyalayayım işte. Standart bu. Tamam. Sonra product id'ye vesaire ihtiyacımız var. Şöyle bir bakalım var mı? Evet, yazmadık. Bunu hemen kendimiz yazalım artık. Product id türü string ve tekrar product ve burada da product at, şöyle gelelim. Şundan şöyle bir tane kopyalayayım. Evet, product relation fields, burada da product id reference id'si id. Şimdi normalde ürünümüz silindiyse bunları da silmesi için on delete cascade yazabiliriz. Tamam. Buraya kadar tamam. Yani fazla resim şeyi olmasın diye bunu ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Sonra tekrar gelelim. URL diye bir şey ekleyelim. Burada da resmimizin konumu olacak tabii ki. Daha sonra bir de son olarak created, updated'i buraya ekleyelim. Evet. Şimdi şurada bir hata var gibi. Product relationships product id references id, bir sıkıntı yok gibi aslında ama altı çizili. Bunun aynısına şöyle bir product'a bakayım. Product'a image dedik. Bu şekilde söyledik. Tamam, bir sıkıntı yok gibi. Fields product id references id. Tamam. Hemen bunu bir şöyle bir push edelim. Bir hatamız varsa o zaman zaten bize söyleyecektir. npx prisma db push diyelim şöyle. Evet, şunu kapatalım. Şuradan hemen yeni bir tane split terminal PowerShell Prisma Studio. Evet, şunu kapatalım. Evet, bu şekilde geldi. Şu an için bir sıkıntımız yok gibi. Eğer ki bir hatamız vesaire varsa daha sonra bakarız. Şu relation'ın altı çizili geldi. Şunu bir kontrol edeyim hemen. Şey ekleyeceğiz tabi. Şuradaki gibi yine indeks ekleyeceğiz. Ondan dolayı altı çizili. O yüzden tekrar gelelim. Şunu şuradan şöyle yazalım. Evet. Şunu da şöyle tekrar yazayım. Yeniden tekrar Prisma DB push diyeyim. Yeniden bir daha bir oluştursun. Şu şey stüdyoyu kapatabiliriz. Evet, tamam, başarılı bir şekilde oluşturdu. Prisma Studio'yu kapatıp açmanız problem değil. Sadece verileri işlemiyor o zaman. O yüzden dolayı kapatıp açıyorum. Tekrar geliyorum. npm ram dev diyorum. Yani eski veriler geliyor sürekli. Yani güncellenmesi için daha doğrusu açıyorum. Öyle demek daha mantıklı. Buraya kadar tamam. Şimdi aynı şekilde ne yapacağız? Geleceğiz, API'larımızı yazacağız. Şimdi API'larımızı yazarken öncelikle şemamı da açayım bir yandan, çünkü bakacağız buradan sürekli. İlk olarak API'imle şöyle tekrar bir klasörüme geleyim. Daha sonra şurada store id yeni bir tane klasör açalım. Şu A diye bir klasör var ya, şunu da şuradan aradan sileyim. Tamam. Zaten boş klasördü. Hemen içine diyelim ki products diyelim. Evet, tekrar geleyim içine. root.ts.
Yine diğerleri de yapmış olduğumuz gibi yapacağız aslında. Şunlardan bir tanesini colors'u kopyaladım. Şöyle gelip yapıştırayım. Sonra tekrar geleyim. Şöyle tekrar bir bakalım. Color'ları product'a çevirsin bana öncelikle. Tamam. Pek bir şey yok galiba. Şimdi yukarıdan aşağı teker teker bakacağız. Zaten bunun şartları vesaire bayağı bir fazla var. Şimdi ilk başta yine aynı şekilde const user id out diyoruz. Ama öncelikle tamam, user id body. Şimdi burada name alanım okey. Daha sonra price alanım vardı, virgül. Başka ne alanlarım var? Teker teker söyleyeceğim. Is feature, is archive, kategori. Kategoriden başlayalım. Kategori id, virgül, color id, virgül, sized, size id, sized değil, size id, images, is featured, şöyle, virgül, is, şunu burada bu arada doğru yazdım mı ya? Is featured. Tamam, sıkıntı yok gibi. Tamam, is archivet yazalım şu şekilde. Bu değerlerin yine aynı şekilde yakalayacağımı söyleyeceğim ve teker teker bunların kontrolünü yapacağım. Name, tamam. Şundan şöyle bir tane daha kopyalayayım. Daha sonra kategori id var mı yok mu? Hemen kontrol etsin. Is value önceden kalan bir şey zaten, tamam. Şundan bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayayım. Name, şöyle sırayla gideyim. Price, kategori id, tamam. Color id, sized id, images, kontroller, tamam. Aslında images kontrol etmeyeceğiz. Şöyle diyeceğiz daha doğrusu images'a. Tekrar geleyim. Images diyeceğiz ki images nokta length de diyeceğiz. Yani bir veya birden fazla resim ekleyebileceğiz ya, o yüzden dolayı bu şekilde yazalım bunu. Şunu doğru yazdım mı? Length. Şöyle, tamam. Bu da tamam. Images'tan sonraki alanımız is featured. Şundan bir tane daha kopyalayayım ve tekrar gelip aynı şekilde is archived şeklinde söyleyeceğim. Tamam. Sonra şöyle aşağı doğru inelim. Yine store id'mizi kontrol ediyoruz. Var mı yok mu bir kontrol, yine aynı şekilde. Sonra tekrar buraya diyoruz ki product create ve data ve burada tek tek göndereceğim tüm verileri ne yapacağım yeniden söyleyeceğim. Şöyle yapalım hemen tekrar. Control space'e geliyorlar zaten. Name virgül, daha sonra price virgül, kategori id, color id, sized id, başka is archived id, id demeye alışmışım. Is featured, başka store id zaten var. Başka kalmadı gibi. Sadece images kalmış olması lazım. Bakayım. Tamam. Bir eksiğim olmaması lazım. Name, price, category id, color. Tamam. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim resim alanını hemen eklemeye. Bunu ekledikten sonra resim birden fazla olabileceği için bunun için images diyeceğim. Tekrar burada bir süslü parantez create menu diyeceğim. Sonra tekrar gelip diyeceğim ki data köşeli parantez nokta images nokta map parantez aç image süslü parantez URL string diyeceğim. Ve sonra tekrar şurada diyeceğim ki bu image diyeceğim ve JSON formatında ne yapacağım? Bunu da yazmış olacağım. Sonrasında tekrar geleceğim, burada product'ım döndüreceğim. Product post bir sıkıntı yok. Bu şekilde getireceğim. Şimdi aynısını bir de bizim normalde burada yapmamız gerekiyor benzer bir şekilde. Yani getirmek için yapmamız gerekiyor. Param store id vesaire, tamam, burada bunu bu şekilde yazmışız. Şöyle yapacağız hemen. Tekrar şurada geliyorum, diyeceğim ki const süslü parantez search params diye bir değişken atayalım
ve diyelim ki new URL evet şu parantez açıyorum, request'ten gelen URL'i al bana. Tamam. Sonra diyeceğim ki const kategori id eşittir search params nokta get kategori id diyeceğim ve undefined şeklinde tanımlayacağım. Sonra tekrar yine aynı şekilde biz aslında ne yapıyoruz burada, bir nevi filtremizde yazmış oluyoruz aslında. Şundan yine aynı şekilde gelip bir iki tane kopyalayayım. Tık tık. Evet. Color ID Color ID tekrar geliyorum. Yani parametre şeydeki parametreden bakıyoruz. Eğer bu değerler var mı yok mu? Varsa bu ya da veya undefined problem değil diyoruz. Zorunlu değil şeklinde yazıyoruz. Şimdi tekrar geliyorum. Aynı şekilde is featured'da kullanacağım ama bunu kullanırken şöyle yine get diyeceğim. Bu true ve false değeri aldığı için şöyle yapacağız. Is featured tamam. Bunun sorgusunu burada yapacağız. Şeyin içinde. Burada yapacağız. O yüzden dolayı tamam. Şuradan şöyle virgül atalım. Daha sonra diyeceğim ki kategori ID, color ID, sized ID ve is featured diyeceğim ve diyeceğim ki 2 nokta is featured bu true ya da true ya da undefined şeklinde söyleyeceğim ve is archived değilse false desin mesela. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geliyorum. Şurada virgül include diyeceğim ve diyeceğim ki süslü parantez images'ları dahil edeceksin bana true. Daha sonra kategorileri dahil edeceksin bana true. Color'ları dahil edeceksin bana true. Bir de size'larım kaldı. Bunları da dahil edeceksin bana diyeceğim ve bu şekilde söyleyeceğim. Ve tekrar gelelim bir de bunları sıralayalım aynı zamanda order by. Diyelim ki create at desk diyerek bu şekilde bir sıralama yapalım. Sonra yine aynı şekilde products'larımızı döndürelim. Bu şekilde bir API'mizi yazmış olalım. Tamam. Şimdi aynı şekilde tekrar geliyorum. Köşeli parantez diğer sorgularımı da burada yazacağım. Product ID. Tamam. Sonra color ID'nin içindeki şu root'u aynı şekilde gelip kopyalayayım. Bunun içine tekrar bir root.ts buraya yapıştırayım ve color'ları yine product diye bir değiştireyim öncelikle. Sonra burayı düzenlemeye tekrar başlayayım. Şöyle şurayı küçülteyim. Şimdi yine aynı şekilde evet parametremizde product ID olacak zaten hızlı bir şekilde düzelttiğimiz için ne oldu? Bu şekilde oldu. Problem yok. Sonra burada param store ID ile ilgili bir kontrol var öncelikle. Aslında burada store ID değil direkt product'ı sadece kontrol etsek bize yeterli. Zaten burada store ID ile bir işimiz yok yani. Şurada product ID diyeceğim ve diyeceğim ki product ID is required desin mesela. Sonra const product await prisma db product find unique. Evet product ID'ye göre bir sorgulama yapacak ve aynı şekilde tekrar tamam dur. Şuradan tekrar virgül include diyeceğim. Diğer verilerimi de ne yapacağım? Yine aynı şekilde buraya ekleyeceğim. Images true virgül kategori true virgül size true color true diyeceğim. Evet. Bunları bu şekilde söyledim. Yine aynı şekilde product'larımı döndürüyorum. Şimdi delete işlemine gelelim. Delete işleminde user product id store id şeklinde bir döndürme yapıyoruz yine. User id vesaire yine kontrollerimiz okey. Bir sıkıntı yok. Param store id user id tamam. En son aşağı tekrar iniyorum. Params product id product kontrol şeyle düzelttik ya o yüzden dolayı hepsi düzelmiş aslında. Yani delete bölümü tamamen düzelmiş. Neredeyse hiçbir şey yapmadık. Hatta hiçbir şey yapmadık. Neredeyse değil. Hiçbir şey yapmadık. Page bölümüne yine aynı şekilde gelelim. Page bölümü
Evet, birazcık yine uğraştıracak olan bölümlerden. Şöyle tekrar geleyim. Şuradaki root'uma, burada en üstteki şu değerimi aynen kopyalayayım buraya. Şunu. Tamam. Sonra aynı şekilde kontrollerimi de burada kopyalamam gerekiyor. If şöyle şuraya kadar, evet, kopyalayalım. Şöyle user ID'ye hiç dokunmaya gerek, burada yazmış mıyım? Kopyalamışım. Is feature param store ID'ye kadar kopyalamışım. Param product ID diyor. Tamam, şöyle bir kopyalayalım bakalım sonra. Evet, bunları bu şekilde direkt kopyaladım. Sonra şöyle tekrar bakalım. Burada store params product ID required diyor. Biz zaten bunu diğer tarafta yaptık. Tamam. Yine aynı şekilde tamam, kontrol edecek product ID var mı yok mu. Yine aynı şekilde store'u kontrol etsin mi? Store var mıydı burada? Şöyle tekrar bakalım. Store, şöyle bakacak olursa store ID var mıydı? Evet, yine var aynı şekilde. Tamam, kontrol etsin, bir sıkıntı yok. Store by user ID, tamam. Product update bölümümüz bu şekilde. Şimdi burayı düzeltmemiz gerekiyor. Yine yukarıda yazmış olduğum tüm değerleri yine aynı şekilde burada söylemem gerekiyor. Şuradan şöyle bir bakalım. Name, price, şunları şöyle alalım. Name, price, category ID is featured, tamam. Bir de şöyle yapalım. Images'ı şu şekilde ekleyelim burada. Diyelim ki images üstü parantez delete many, hiçbir şey silmesin. Şöyle ne yapalım, yazalım bunu da. Bu da tamam. Şimdi bunu bu şekilde yazdık. Sonra ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şöyle yapalım. Burada const product diyor ya, bunu burada böyle kullanmayalım. Direkt sadece await prisma diye bir product update olarak gelsin. Sonra tekrar gelelim buraya. Aynı şekilde const product diyelim. Ve eşittir await prisma db nokta product nokta update. Evet, yukarıda da aslında update yaptık. Şimdi de sonuçları getirmeye çalışacağız. Çünkü bizim burada bir image alanımız var ya, onu getirirken yine map ile getirmemiz gerekecek. O yüzden dolayı şöyle tekrar gelip diyeceğiz ki where süslü parantez id'nin içindeki paramsın içindeki product id, daha sonra virgül, datalarım yine aynı şekilde şöyle getirirken datalarımı şöyle diyeceğim. Images, şöyle bakalım. Evet, şuranın aynısı. Bir daha yazmakla uğraşmayalım. Nasıl kopyaladım? Images. Şöyle kopyalamışım. Tamam. Evet, bunu da bu şekilde yazacağım. Sonra tekrar product'ımı döndüreceğim. Evet, bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi biz güncelledik. Burada ne yaptık? Yani şurada güncelleme işlemini yaptık. Herhangi bir değer vermeden direkt güncelledik. Images'a dokunma dedik. Daha sonra burada geldik. Tekrar bir sorgu yaptık. Response'a döndürebilmek için, sonuç döndürebilmek için. Burada tekrar params'tan gelen product ID'yi güncelledikten sonra güncel veriyi aldı. Ve ek olarak bir de bize ne yaptı? Images'ları buraya ekledi. Evet, şimdi product bölümünü yapmaya başlayalım. Yine ben aynı şekilde dosyaları kopyalayarak gideceğim. O yüzden dolayı şöyle tekrar açayım. Evet, şunu şuradan şöyle kapatayım. Şöyle tekrar geleyim. App klasörünün içinde dashboard, store ID, pages, colors'tan şöyle kopyalayacağım. İsmini products yapacağım. Tekrar geleyim. Aynı şekilde içindekini product ID olarak düzenleyeceğim. Tekrar hemen projemi yeniden Visual Studio Code'la açıyorum. Ve düzenlemelerime başlıyorum. Şimdi şöyle tekrar gelelim. Hemen Dashboard, Pages, Product, Page sayfasıyla başlayalım. Şimdi şuradaki ismi daha doğrusu şöyle yapalım. Ctrl F, color'ları product yapacağız. Şöyle kalsın. Tamam. Şimdi şurayı hemen product diye düzenleyelim.
Burayı da bu şekilde bir yandan npm run dev diyelim. Projemde bir yandan deploy olsun. Tamam. Şimdi hemen verilerimize bakalım. Prisma DB product tamam. Feed menu store id param store id tamam. Yine benim burada bir include işlemi yapmam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geleyim. Diyeyim ki include kategori true virgül size aynı şekilde true virgül color aynı şekilde true diyerek verilerimi çekeceğim. Order by create at desk tamam. Şimdi formatted billboards diyor. Burayı hemen şöyle ismini düzeltelim. Formatted product diyelim. Ve bunu yine aşağıda gönderirken şu şekilde gönderelim. Sonrasında item id şimdi verilerimi burada benim tekrar ona göre yazmam gerekiyor. Şimdi is feature şöyle yapalım. Şema dosyamı bulayım öncelikle. Tamam şöyle açık kalsın. Is feature alanını şu şekilde yazalım. İtemden gelen is feature diyelim. Sonra tekrar yine aynı şekilde bunlardan birkaç tane kopyalayayım. Bunları teker teker düzenleyerek gidelim. Evet. Evet. İlk başta tablomuzu düzelterek gidiyoruz. Şimdi aynı şekilde geleyim. Is archived yine aynı şekilde bu da gelsin. Sonra price alanımız vardı. Price alanımızı ekleyelim. Price alanımızı da eklerken şu şekilde ekleyebiliriz. Format yine kullanabiliriz. Parantez içinde şöyle ya da bir normal yazalım. Daha sonra tekrar duruma göre buna bakarız ya. Item price diyelim. Sonra kategori alanımız var. Kategori itemden gelen kategori ve onun içinden gelen name. Birleştirdik ya o yüzden bu şekilde söylememiz gerekiyor. Sonra size için yine aynı şekilde size'ın içindeki name ve daha sonra tekrar color'un içinden gelen name şeklinde söyleyelim. Evet, şunu yanlış yazmışım. Tarih vesaire tamam bu şekilde olsun. Sonra şuranın ismini de product silent olarak düzeltelim ve şuradaki yukarıdaki ismi de şöyle product silent ve product silent olarak düzeltelim. Ve tekrar geleyim burada component klasörünün içindeki şeyini şu şekilde yapayım ismini ve color silent şöyle product silent ve product silent olarak düzenleyeyim. Tamam. Şimdi gelelim buradaki alanlarımızı teker teker düzeltelim. Şöyle bakıyorum use params loading bunlarla ilgili bir değişikliğimiz şu an için yok gibi. Şurayı product olarak düzenleyeyim. Data length tamam. Buton detail. Şuradaki şöyle yapayım hatta. Color'ları yine sen bana product olarak bir değiştir. Yine bir değişiklik yapmam gerekiyorsa aynı şekilde ne yaparız? Yaparız. Tamam. Burası da tamam gibi. Sonra tekrar diğer sayfalarımıza bakalım. Loading page hallettik. Bunu hallettik. Column sayfamıza bakalım. Column sayfamızda tüm değerlerimizi yine aynı şekilde söyleyeceğiz. Name daha sonra tekrar gelelim. Price string kategori string size string color string create ete eklemişiz. Son olarak bir de is evet is feature boolean virgül daha sonra bir tane daha kaldı. Is archived yine boolean diyelim. Buraya kadar bu da tamam. Sonra tekrar geleceğiz. Burada tüm hepsini teker teker ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Şunu şöyle aradan sileyim. Şöyle başlayalım. Name tamam. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayalım. Is archived şundan başlayalım. Is archived burada desin ki işte header'ında yani archived yazsın sadece. Tekrar gelelim. Is feature burada da
featured desin. Tamam. Şundan şöyle kopyalayarak devam. Daha sonra price alanımız olsun. Ve burada da price desin header'ında. Tekrar şöyle gelip kopyalıyorum. Kategori ekleyelim. Kategori. Tekrar size ve size yine aynı şekilde. Evet. Sonra şuraya şöyle bir bakalım. Actions bölümümüzde data row original color bölümünü ekleyelim. Color bölümü için şeydeki tasarımın aynısını aslında gelip kopyalayabiliriz. Hiç uzun uzun yazmayalım. Sildik galiba onu zaten. Şöyle tekrar geleyim. Component column şu color'u yine aynı şekilde nerede? Header value. Evet, şuradaki şu aksesuar key'i yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Ve burada tekrar düzeltelim bunu. Burada value değil color diyecek. Ve buradaki değeri color olacak. Buradaki value değil color şeklinde olacak. Evet, bu şekilde olursa sanırım bana sıkıntı yaratmayacaktır. Buraya kadar tamam. Başka geriye ne kaldı? Product silent yaptık. Columns yaptık. Cell action. Evet, cell action'ı aynı şekilde düzeltelim. Şöyle geleyim. Color'ları product olarak bir düzenlesem bana öncesinde. Tamam. Başka product deleted. API'miz bu şekilde olması gerekiyor zaten. Product alert open menü action. Tamam, bunda da değişik yapmam gereken bir şey yok sanırım. Sonra product'ın içindeki page sayfasına gelelim. Yine aynı şekilde color'larımı product olarak bir düzenle öncesinde ve yukarıdan aşağı bakalım. Şimdi Word tamam, okey. Yine benim burada include etmem gereken şeyler olacak. Şimdi burası normalde form sayfam olduğu için benim buraya yine images'larımı eklemem gerekiyor. Şöyle yazalım. Daha sonra aslına bakarsanız bu alan birazcık sadece bu olmayacak, yani product'larım olmayacak. Ben tüm verileri teker teker çekmem gerekecek. Kategorileri, size'ları, bunların hepsini teker teker çekip buradaki bu product formunda vermem gerekiyor. İlk başta bunlar olmazsa yazalım. Daha sonra product formu ona göre düzenleyelim. Şöyle ilk başta şundan şöyle bir tane daha kopyalayayım. Daha sonra buranın ismi categories olsun ve fin prisma kategori diyelim ve değer olarak da şu şekilde yazalım. Params product ID değil store ID olması gerekiyor. Bu store ID de benim yukarıda yine aynı şekilde burada tanımlamam gerekiyor. Neden? Çünkü ne yapacağım? Bir ürün ekleyeceğim. Buradaki store'daki kategorileri getirmem gerekiyor. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazacağım. Tamam. Bu tamam. Şimdi burada vermiş olduğum değerleri daha sonra burada aynı şekilde göndereceğim. Bu göndermiş olduğum değerleri de ne yapacağım? Diğer taraftaki işte açılır menülerde, drop down menülerde vesaire orada göstereceğim. Bu şekilde oldu. Şundan tekrar bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayalım. Evet, şöyle hizalarını düzgün şekilde gideyim. Tamam. Tekrar gelelim. Bu arada bunlar Fint Unique değil, Fint Menu olacak. Birden fazla olacak. Sadece Product için aynı şekilde kullanacağız. Daha sonra buradaki alanımız size alanı olsun. Şöyle ve buranın ismi de sizes olsun. Ve yine aynı şekilde değişen bir şey yok. Bir de aynısından gelip kopyalayayım. Colors olsun ve buradaki alanım yine color. Bu da tamam. Başka color, size, kategori, herhalde başka bir şey kalmadı gibi. Tamam. Şimdi gelelim buradaki form kısmımıza. Product şöyle tekrar bir düzeltelim, olmazsa geri alayım. Şöyle yapayım. Product forms. Tamam. Üst yukarıyı da düzeltti. Şuradaki isimlerini de düzeltelim bunların. Sonra geleyim buradaki komponentimin içindeki şunun ismini de şu şekilde düzelteyim ve burada color forms değil product forms şu şekilde yazsın. Ops. Ops. Heh, tamam.
Buraya kadar okeyiz. Şimdi şöyle bir gelelim bakalım ne oldu ne bitti. Öncelikle bunu bir de nav menü eklemem gerekiyor tabi. Hemen şuradan bir bakayım. Komponent klasörüm. Daha sonra menü. Buradan şöyle bir tane daha kopyalayayım. Product diyelim ve product diyelim. Ve aynı şekilde products diyelim. Evet. Şöyle yenileyelim bakalım. Hatalarımızı bakarak düzeltelim. Daha formumuzu düzeltmedik zaten de sadece şu an için bir hatamız vesaire varmış şu ana kadar yaptıklarımızda. Onları da görelim. Onları da bir yandan düzeltelim. Tamam. Product diyelim. Burada order by'ın olduğu yerde page.tsx'te virgül atlamışım. Şurada. Hemen gelip onu bulmam lazım. Order by şurada. Evet, şurada virgül atlamışım. Evet, şu an için bunlar en azından doğru bir şekilde şu an kopyala yapıştırla düzeltmiştik ya, tamam, bir sıkıntı yok gibi. Şimdi add product'a bastığımız zaman hata alacağız zaten. Gönderdiğimiz verileri geldi. Create color geldi tabi. İçini hiç düzenlemedik. Buradaki tüm verileri kendimize göre düzelteceğiz. Şunların hepsini şöyle kapatayım. Tekrar geleyim. Product evet, product forms tamam. Şimdi bu product forms'ta öncelikle getireceğim şeyleri ve şemalarımı düzelterek başlayayım. İlk başta şemalardan başlayalım. Şimdi name alanımız okey. Daha sonra images alanımız olacak. Images alanımız için şöyle bir şey kullanalım. Hatta name alanı içinde bir karakter desek yeterli aslında. Z için object diyelim. Şöyle parantez, süslü parantez, URL nokta z nokta string nokta array diyelim. Şu şekilde yazalım. Sonra price için yine aynı şekilde gelelim. Price z nokta corge diye bir şey var. Buranın number olması gerekiyor. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Min 1. Tamam. Sonra kategori id diyelim ve z nokta string ve buranın da minimum 1 olduğunu söyleyelim. Tamam. Sonra color id, size id, bunlardan aynı şekilde yazalım. Color id, size id. Geriye sadece neyler kaldı? Şu şeyler kaldı. Şemamı yine kapattım değil mi? Evet, ismini doğru yazayım diye. Is feature alanını yine aynı şekilde. Gerçi fark etmez burada ama biz yine doğru şekilde gidelim. Z boolean ve default false diyelim ve optional diyelim. Yani zorunlu olup olmaması ile ilgili, zorunlu değil tam olarak. Tekrar yine aynı şekilde şundan gelelim. Is archive z nokta boolean default yine aynı şekilde false ve optional diyelim. Tamam. Evet, virgüller atladığım için hatalarım geliyor. Tamam. Burası tamam. Sonra aşağı doğru inelim. Şimdi bizim burada bir yerde props'larımızın olması gerekiyor. Evet, color form props demişiz buradaki ismine. Bunu hemen düzeltelim. Product forms props diyelim. Ve aşağıda da yine aynı şekilde gelelim. Şurada şunu düzeltelim. Tamam. Şimdi burada yine Intel data olacak. Yine aynı şekilde güncelleme ve şey yapabilmek için. Burada tabii ki color değil. Bu sefer ne diyeceğiz? Product diyeceğiz. Şöyle bir bakayım, Prisma Silent. Güncelleme yaptık ya, belki sıkıntı olur diye bakıyorum şu an. Evet, sıkıntı yok, tamam. Tamam, herhalde sıkıntı yok. Product. Daha sonra V diyelim. Süslü parantez. Color'u silebiliriz ama buradan. İhtiyacımız yok. Tamam. Tekrar gelip burada images eşittir image diyeceğim. Ve yine aynı şekilde Prisma Silent'tan ekleyeceğiz. Tamam.
Şimdi bunların aynı zamanda boş olup boş ya da ne diyeceğiz? Null diyeceğiz. Şu şekilde dolu mu boş mu? Bunu söyleyeceğiz. Daha sonra categories diyeceğim. Ve tekrar geleyim. Kategori Prisma Silent. Yine aynı şekilde tek tek. Colors. Yine aynı şekilde Colors. Color Prisma Silent. Sizes. Size Prisma Silent. Bunların hepsini eklemiş olması gerekiyor. Eklemiş, bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bunları yine aynı şekilde bizim şemamızda söylememiz gerekiyor. Şu color form values diyor. Şunu düzeltelim. Product form values desin. Evet, settings form value diyor burada da. Şunu şöyle düzeltelim. Tamam. Şurada da şunu da düzeltelim. Tamam. Şimdi teker teker bakacağız artık. Buraya kadar tamam. Bir sıkıntı yok gibi. Şurada product şey kısmında bu yazmış olduğum değerleri, props'ları teker teker artık yine geleceğim, söyleyeceğim. Size ve colors diyeceğim. Bunları söyledikten sonra diğer sayfamda, bu page sayfamda bu değerleri de aynı şekilde göndereceğim. Şöyle yapalım. Enter. Diyelim ki colors için yukarıda yazmış olduğum colors, sizes için yukarıda yazmış olduğum sizes, başka ne kaldı? Categories için yukarıda yazmış olduğum categories şeklinde bu değerleri söyledim. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim formumuzun aşağı taraflarına. Birazcık daha şöyle inelim. Evet, şurada da yine aynı şekilde benim Zot'ta bunları teker teker yine söylemem gerekiyor. Teker teker tanımlayalım. Name, images, burası dizi şeklinde olabilir. O yüzden şöyle yazalım. Price, bunun değeri şey olduğu için 0 diyeceğim. Daha sonra kategori ID, string olduğu için bu şekilde söyleyebiliriz. Color ID, yine string. Size ID, is featured false ve is archived yine false diyeceğim. Tamam. Başka bir şey sanırım kalmadı gibi burada. Şunları vesaire zaten çok fazla oynamayacağım ama bunlarda hep color yazıyor. Şu color'ları tekrar bir daha bir şöyle product'la değiştirelim burada. Tamam, şöyle olsun. Kalan varsa. Evet, şöyle tekrar bakalım. Burada params product ID. Bunları test ederiz olmazsa. Tamam. Şimdi buradaki şu tasarımımıza yavaş yavaş başlayalım. Şimdi normalde bizim burada olması gereken alanlarımızı teker teker söylememiz gerekiyor. Öncelikle images alanıyla başlayalım. Images alanı için daha önce image upload diye bir bölüm kullanmıştık. Bunu nerede yapmıştık? Billboard bölümünde yapmıştık. Şöyle Billboard'daki forma geleyim ve buradaki şu images bölümünü aynen aslında kopyalayayım. Şu form field var ya. Şunu şöyle aynı şekilde geleyim, kopyalayayım. Şöyle form field. Evet, şöyle şuradan bunu yazalım. Şimdi burada değişik olarak bir şey yapmam gerekiyor mu? Döngü şeklinde olduğu için, birden fazla olduğu için burada benim map kullanmam gerekiyor. Şöyle yukarıdan aşağı sırasıyla gidelim ama ilk başta buradaki bu ismi düzeltmem gerekiyor. Images diyeceğim. Daha sonra field, tamam. Image yazsın sadece. Image upload value diyor. Burada şöyle yapacağız. Şunu şuradan şöyle sileyim. Diyelim ki field nokta value nokta map parantez aç image eşittir image nokta URL diyeceğim. Disabled özelliğimiz loading URL field on change, ama burada da yine aynı şekilde bir döngü olabileceği için şu URL'i siliyoruz ve diyoruz ki 1 2 3 field nokta value virgül süslü parantez URL diyeceğim. On change özelliğimizde yine aynı şekilde tekrar geliyorum.
1 2 3 field nokta value nokta filter current diyelim ismine. Şu şeyden sonra şöyle ve current'ın içindeki URL eşit değilse URL'e şeklinde bir kontrol yapalım. Bu da tamam. Evet, burada hata URL bunu ekledi. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Ben böyle bir şey istemiyorum. Tamam. Evet, bu tamam gibi. Birazdan test edeceğiz zaten. Şimdi form field. Şöyle hatta resim geliyor mu? Şöyle bir bakalım. Bir sıkıntı var mı? Don. Don. Evet, şu şekilde ne oluyor? Resimlerimiz geliyor. Delete çalışmıyor. On remove yani delete kısmında şurada bir hata yapmışız demek ki. URL'i de yazarken şey yaptık. Şöyle yapalım. On change. Ben şurayı şöyle tekrar bir daha sileyim. Büyük bir ihtimal parantezle ilgili bir hatam vardır diye düşünüyorum. Şöyle tekrar bakayım. Eşit değildir URL. Evet, şöyle tekrar geleyim. Şurayı şöyle sileyim. Tekrar burayı yeniden yazmayı deneyeyim. Süslü parantez 1 2 3 field'ın içindeki value tamam. Filter parantez açtım. Şöyle şuradan bir boşluk bırakayım belli olsun. Şuradan current diyeceğim ismine. Daha sonra eşit değildir. Current'ın içindeki URL'e diyeceğim. Sonra da diyeceğim ki şuradaki URL'e aynı zamanda eşit değilse diyeceğim. Eşittir tık tık URL. Evet, yine ona ekledi. Şöyle bakalım. Tamam, buna sonra tekrar bakacağım. Şu an tekrar şey yapmayayım, uğraşmayayım. Şey yapalım, pardon. Şurada buna bir de parametre vereceğiz. Ondan dolayı. Şu an tekrar bakalım. Evet, sıkıntı yok. Bunu da halletmiş olduk. Tamam. Burası tamam. Sonra yeni bir tane aynı şekilde oluşturalım. İşte name alanıyla başlayalım. Name alanımız zaten var. Tamam. Name'a hiç dokunmayalım. Aynı şekilde bizim price alanımızda olması gerekiyor. Şundan bir price diyelim. Ve burada disabled type'ına number diyelim. Ve enter value enter price desin. Şöyle yazsın. Evet. Enter price tamam. Şurada da yine price desin. Buraya kadar tamam. Şimdi kategori ve diğerleri için biz şey kullanmamız gerekiyor. Select kullanmamız gerekiyor. Şunlardan şöyle bir tane yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Şöyle yapıştırayım. Ve buradaki içerideki yapıyı birazcık değiştireceğiz. Şöyle yapalım buraya. Öncelikle kategori bölümünü yaparak başlayalım. Şuradaki ismi önemli zaten. Buraya yine kategori ID diyeceğiz. Ve burada ne yapacağız? Tasarımımızı yapacağız. Şimdi biz daha önce diğer taraflarda kullanmadık sanırım. Bakayım şöyle bir. Billboard. Pardon, kategori bölümünde kullandık zaten biz bunu. Yani şöyle tekrar gelip bakalım. Add kategori. Şurada açılır bir select kullandık. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Buradan kopyalayabiliriz. Hemen kategori bölümüne tekrar geleyim. Uzun uzun yazmayalım. Kategori ID, component, kategori form. Buradan hemen şu select'i şöyle, hatta şu formu direkt şuradan şöyle kopyalayayım. Ona göre ne yapalım? Düzeltelim. Tekrar geleyim. Şuradakini sileyim olmazsa. Tamam. Şöyle. Evet. Buradan şimdi tekrar bakalım. Billboard ID değil, kategori ID diyecek. Burada da kategori diyecek. Select'te kategori desin ve burada da Billboard Map değil, Categories Map ve isminin kategori olduğunu söyleyelim ve şu şekilde düzenleyelim.
Evet, product, add product. Bunların tabii ki kütüphaneleri var. Kategori form'a geleyim. Form. Şunları şöyle geleyim alayım. Product form. Yukarı hemen şöyle çıkayım. Yapıştırayım buraya. Evet, şöyle bakalım. Select'te kategori. Hiçbir şey gelmedi. Bir istek vesaire bir şey de olmadı. Ona bakalım şimdi. Şöyle tekrar geleyim bakayım. Burası price alanı. Kategori alanı. Loading on field. Default. Placeholder. Categories. Kategori ID. Biz burada bunun verilerini nerede yaptık normalde? Kategoriyiz. Tamam. Burada da kategoriyiz. Kategoriyiz. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Param store ID. Kategori find menü. Şöyle yapalım hemen. Burada bizim kategorilerimiz var. Hemen şöyle gelelim. Console.log. Daha sonra kategori isteyelim. Bakalım ne geliyor. Şöyle sayfamı yenilediğimde hiçbir şey gelmiyor. Gördüğünüz gibi boş geliyor. Demek ki benim sorgumda bir sıkıntı var. Şöyle tekrar geliyorum. Şimdi kopyala yapıştır yaptığımız için sıkıntı oldu büyük bir ihtimal. Biz burada ID ama biz normal kategorinin ID'sinde sorgulama yapmıyoruz. Store ID'de sorgulama yapıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Bunların hepsini Store ID olarak güncelleyeceğim. Zaten Store ID yaptığım için gördüğümüz gibi console.log'da da veriler geldi. Şimdi şöyle tekrar bakacağız. Bizim buradaki verilerimizi zaten kullanırken de yine aynı şekilde kullanıyor olmamız gerekiyor. Tekrar gelelim buraya. Şöyle bir bakalım. Verimiz gelmedi. Sorgumuz okey. Kategori ID, kategori name diyeceğim. Şundan şöyle tekrar gelip yaparsam evet başarılı bir şekilde bu da oldu. Şimdi bunu da aynı şekilde gelip küçülteceğim. Bundan şöyle bir tane daha. Hemen yine aynı şekilde diğer alanları color ID ve burayı color diyelim. Bunlar da V full demeyelim. Şöyle yapalım biz. V 1 bölü 2. Buna da şöyle V 1 bölü 2 diyelim. Evet açamadık. Burası price alanı. Price'ı mı açtık? Kategori ID. Evet, tamam. Şuradaki şu V full'ü de V 1 bölü 2 yapalım. Sayfanın yarısını kaplasın. Ve aynı zamanda bunları flex olduğunu söylersem buna da flex dersem yan yana gelirler diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Gelmediler. O zaman form field buraya bir class name yazamıyoruz. Nereye yazabiliyoruz? Form item. Neyse tamam. Tasarımda çok fazla şey yapmayalım. Şöyle tekrar gelip bakalım. Tamam bunlar bu şekilde olsun. Daha sonra olmazsa düzeltiriz onu. Dress. Color. Color'ları yine aynı şekilde hemen düzeltelim. Burada kategorisi değil. Color'larla ilgili colors'u döndüreceğim. Ve ismi color olacak. Ve aynı şekilde color name. Evet colors map yok diyor. Neden yok? Bizim burada normalde olması gerekiyor aslında. Bakalım şema de size products. Evet buraya eklememişiz colors'u. Hemen yine aynı şekilde gelip ekleyelim color diyelim Prisma Silent'tan. Bunu da ekleyelim. Ve diğer taraftan yine aynı şekilde benim bunu göndermem lazım. Şuradan virgül colors. Tamam. Şöyle enter atayım. Evet bu da geldi. Tamam sıkıntı yok. Yine aynı şekilde size'ları aynı şekilde gelip yapalım. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Evet. Sizes size hepsini size olarak düzenleyelim. Daha sonra şuradaki alanlarımızı da düzenlememiz lazım. Size ID. Bu da tamam. Bunlar da geldi. Okey. Başka geriye ne kaldı? Kategori sizes, products, color. Şöyle yapalım. Bu arada şunların form itemlarına class name dersem sanırım bu arada yan yana gelirler diye düşünüyorum. Flex row diyeceğim sadece.
Yok, olmadı. Tamam, vazgeçtim. Ben yapmayacağım bundan. Bakayım. Heh, tamam. Flex row'u kaldırsam. Tamam, vazgeçtim. Kaldıralım biz bunu buradan. Tasarımla çok fazla uğraşmayayım. Şöyle yapalım hemen. Bunlar dışında benim bir de neye ihtiyacım var? Is feature ve diğer alanlara ihtiyacım var. Hemen onlar için şöyle bir tane daha yeni bir form field kopyalayalım. Tekrar geleyim. Ve buradaki form item'ın içindeki form label kalsın. Burada select'i kullanmayacağız. Şöyle silelim. Buranın içini dolduralım. Şimdi burada tekrar gelelim, bir tane form kontrol açalım ve bunun içine ne eklemek istiyorsak söyleyelim. Biz buraya normalde aslında checkbox yükledik diye hatırlıyorum. Hemen şuradan şöyle geleyim, bir UI'me bakayım. Checkbox'ım yüklü mü? Checkbox'ımız var. Checkbox içinde hemen Shadow'a geleyim. Şuradan bir checkbox arayayım kendime. Checkbox. Şöyle kod bölümü. Bunun için şunu eklemem gerekiyor diyor. Bir tane bir şey eklenecekmiş ve örnek kullanım için de bunu bana vermiş. Şöyle bakayım. Div. Şunu şuradan şöyle gelip kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Şu checkbox'ın şöyle control space ile şöyle yükleyeyim. Şöyle tekrar gelip bakalım. Evet, şu şekilde bir alan geldi. Buraya da şunu diyelim biz. Flex mentor. Burada normalde ne yazması gerekiyor? Öncelikle is, şöyle şuradan kopyalayalım. Is feature desin. Is feature, tamam. Field. Burada da is feature desin. Checkbox'ın ID'si vesaire, bu şekilde bir şeyleri var. Şöyle yapalım. Şuna bakalım, başka ne özellikleri varmış bu checkbox'ın. Kod ID disable gibi özellikleri var. Tamam, şöyle yapalım biz buna. ID'si tamam, okey. Checked olduğu zaman eşittir field'ın value'su ve bir de on change özelliği, on checked change özelliğine yine şunu tetiklemem lazım benim. Field'ın on change'i şeklinde bir tetikleme yapmam lazım. Buraya kadar tamam. Label'ına vesaire bir şeyler istiyorsak yazabiliriz. Şöyle yapalım. Bir bakayım şöyle tasarıma, uzun bir şey yazmaya gerek var mı? Is featured yazacak zaten. Şunu şuradan şöyle sadece bir sileyim bakalım. Bu kadar yeterli. Çok da şey yapmaya gerek yok. Şundan şöyle bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayayım ve buradaki alanımızda son olarak ne kaldı? Is arşiv. Bunu da yine aynı şekilde gelip düzeltelim. Tamam. Evet. Bunlar da bu şekilde oldu. Evet, şimdi bunları artık test etmesi kaldı. Hemen şöyle bir test edelim. Bir hata alacağız mı bakalım. Şunu yükledik. Enter name. İşte diyelim ki shoes one falan. Price'ı 50 olsun. Kategorisi shoes olsun. Kategori color'u pink olsun. Size'ı x large olsun. Şunlar da hadi tıklı olsun. Create diyelim bakalım ne olacak. Bir error aldık. Parse is not validation dedi. Bir yerde bir sıkıntımız varmış. Key validator. Şöyle yapalım öncesinde. Tekrar geleyim şöyle. Sağ tıklayayım. İncele. Pardon. Sağ tıklayayım. Nerede orası? İncele, tamam. Konsol. Bunlara birer değer girdiğim zaman konsolda hata alıyor muyum? Önce bunları bir test edeceğim. Tamam. Bir sıkıntı yok. Tamam. Resim yükleyelim tekrar. Don diyeyim. Create diyeyim. Tamam. Burada bir hata alıyoruz. Şimdi hatamıza bakalım. Zot'la ilgili gördüğümüz gibi yine hatamız. Zot'ta bir şeyin type ile ilgili sıkıntımızın olduğunu söylüyor. Evet, bir iki tane hatam var. Şimdi hemen gelip bunları düzelteceğim. Ctrl F yaptığım için color'ların product'a döndü ve burada gördüğümüz gibi şöyle bir hatam oluşmuş. Hatamın sebebi bunlar zaten. Şunu hemen geliyorum tekrar. Daha doğrusu bunu yazmayacağım. Zaten aşağıda tanımladım. O yüzden buradan sileceğim. Sonra şu string'den sonra bir parantez açı kapa yapmayı unutmuşum. Onu aynı şekilde gelip ekliyorum.
Ve bu aşağıda da yine aynı şekilde product ID, color ID olması gerekiyor. Şimdi bizim burada bir price'ımız olduğu için bunun türünü de değiştirmemiz gerekiyor aslında. O yüzden şuraya tekrar bir const default values diyerek yeni bir şeyi tanımlayacağım ve diyeceğim ki intel data ve soru işareti, burada diyeceğim ki nokta nokta intel data virgül price 2 nokta parse float diyeceğim ve diyeceğim ki bu sana gelen şey normalde string, sen bunu ne yapacaksın? Intel datanın içindeki bu price'ı bana float'a çevireceksin diyeceğim ve bu şekilde veri tabanıma kayıt işlemini yapmasını söyleyeceğim. Sonra şuradan tekrar bir tane iki nokta ekliyorum. Süslü parantez şu şekilde ve buradaki bu değerlerimi buraya taşıyorum. Şimdi burada color ID'ni düzelttik, tamam, sıkıntı yok ve buradaki de değerimi de yukarıdaki artık default values'tan alabildiğimi söylüyorum. Buraya kadar okey. Şimdi tekrar bir gelelim, hemen test edelim var mı bir hatamız. Şöyle bir resim yüklüyorum. Don, tamam. İşte shoes one neyse işte 50, şöyle bir renk seçeyim. Evet, şunlardan şöyle yapayım ve create diyeyim. Evet, bir yerde yine hatamız var gibi. Yine configurations create, buraya hiç girmedi bile. Büyük bir ihtimal yine şuralarda bir yerde bir sıkıntım var. String min 1 z object url string z strings. Evet, bakıyorum hemen. Yukarıdaki de aynı şekilde product ID olarak kalmış. Burayı da color ID olarak aynı şekilde gelip düzelteceğim. Tekrar yeniden bir create diyeceğim. Evet. API'ımda bir hatamın olduğunu söylüyor. Bir virgül atlamışım. Sanırım root.ts'de 73. satır olduğunu söylüyor. Hemen API'ımda geleyim, aynı hatayı düzelteyim. API products root.ts 73. satır. Şurada virgülü atlamışız. Bunu ekleyelim tekrar. Evet, tekrar yeniden bir giriş yapıyorum hemen. Don. Şöyle girsin, fark etmez. Eklesin de sonra düzeltiriz verileri. Create diyelim. Evet, product created dedi ve beni product sayfasına yönlendirdi. Evet, şu şekilde product'ımız eklendi. Hemen update'i bir test edelim bakalım. Update ile ilgili bir sıkıntımız var mı? Save changes bakıyorum. Evet, product update, hiçbir sıkıntı yok. Tekrar geleyim, bir de bunu silmeyi deneyeyim. Continue. Evet, bunu da başarılı bir şekilde yapmış olduk. Product'larım da bu şekilde bitti. Şuradaki API'lerimizi kontrol edelim. Tamam, bunlar da sıkıntı yok. Oralarda otomatik düzeltme, zaten kontrol F yaptığımız için atladığımız bir şey var mı diye. Evet, hatalarımı da düzelttim. Şu an product bölümümüz artık sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Artık ne kaldı? Bir tane silent sayfası yapacağız ve orderlarımızı ne yapacağız? Ona göre göndereceğiz. Şimdi şu product sayfamızdaki şu forma birazcık düzenleme yapabiliriz aslında. Birazcık sadece şöyle üzerinde birazcık çalışayım. Şöyle tekrar geleyim. Nerede product form? Şunu şöyle küçülteyim. Şurada bir formumuz var. Bu forma şu on submit, şuraya tekrar geleyim, bir class name diyeyim ve space x7 ve v full diyelim. Tamam. Sonra images alanımız dışında, şurası images alanı, tamam. Burada bir şey yapalım. Şunların hepsini tekrar şöyle geleyim.
Evet, şunları şöyle küçültüyorum. Tamam. Şu div h8'i şu aşağı tarafa atayım. Buton için eklemiştik sanırım onu daha önce. Ya da yine bu hem şeyde de dursun olmazsa. Şöyle. Tekrar geleyim buraya, bir tane div açayım. Ve diyelim ki div class name md grid calls 3 ve gap 8 diyelim ve buradaki bu divimi geleyim tekrar şuraya ekleyeyim. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, yan yana daha güzel bir şekilde durdu. Şu is feature'lar vesaire var ya, bunları da istersek birazcık düzeltebiliriz. Hemen onlara da şöyle tekrar geleyim. Şimdi bunun altına form description olması gerekiyor ve form label olması gerekiyor. Şöyle hemen gelelim. Diyelim ki form label ve bunun içine buranın ismi featured'mış. Yine aynı şekilde diyelim ki featured ve bir tane de aynı şekilde form description. Evet, şöyle buraya da lorem 7 diyelim. Evet, şu şekilde bir yapı geldi. Şöyle yapalım. Bu form label'la bu form description'ı div class name space y1 ve bir de leading non diyeceğim. Şöyle tekrar geleyim. Şunu şuradan şöyle keseyim. Şuraya atayım. Evet, şu şekilde bir yapı oldu. Buradaki form item'a da geleyim. Flex class name flex row item start, daha sonra space x3 ve aynı zamanda rounded md diyeyim ve bir de border ve padding 5 diyelim. Evet, şu şekilde bu da güzel durdu. Buraya sadece bir de ekstra olarak bir de arka plan rengi ekleyeyim ufaktan. bg slate 200 diyelim. Yok, fazla oldu. 100 dersem tamam, şöyle bir rengimiz oldu. Birazcık daha güzel bir yapı oldu gibi. Şöyle yapayım. Form label şu checkbox form kontrolün içinde form kontrol, tamam. Şunları alt alta getireyim diye şey yaptım, yani şey olarak şöyle sadece düşündüm. Şuradan sadece bir tane div açı kapa yapsam nasıl olur? Şu şekilde oldu. Yok. Tamam, neyse, bu kadar bile yeterli aslında. Şu form item'ı yine aynı şekilde geleyim. Şu aşağıdakine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Ve şuradaki şu div'i aynı şekilde geleyim. Checkbox'ın altına gelip aynı şekilde yapıştırayım. Buradaki ismi de arşiv olarak değiştirelim. Sadece bu şekilde dursun. Tamam. Evet, kayıt işlemimiz tamam. Formumuzu da birazcık güzelleştirdik. Bu şekilde ayarlamış olduk. Şurada sadece birazcık boşlukla ilgili sanırım ufak bir sıkıntı var. Olmazsa oraya da hiç uğraşmayalım. Şundan şöyle bir tane size'dan sonra öyle bir şey ekleyeyim. Şöyle tekrar geleyim. Tamam. Bir de şuraya ekleyeyim aynısından. Tamam. Evet. Bu sefer de büyüttüğümüz zaman sıkıntı oluyor. Şöyle yapalım. MD'de H0. Tamam, vazgeçtim. Bunları eklemeyeyim ben. Ya da içerilere başka klaslar yazmam lazım. Yani birazcık boşluk vesaire bir şeyler eklemem lazım. Ya da şöyle margin bottom
4 desem. Tamam. Neyse. Bu şekilde yapalım. Daha fazla uğraşmayalım. Şuna size'a ya da şuna gelip yazarsam form item class name margin bottom 4 diyelim, şöyle bir deneyelim. Tamam. Bir de aşağıdakini aynı şekilde olmazsa yapalım ve bunu da bu şekilde bitirmiş olalım. Margin bottom 4. Tamam. Evet. Şu şekilde bir yapımız oldu. Güzel. Evet, bu bölümü de artık bitirdik. Artık bir tane silent tarafı oluşturalım. Orderlarımızı daha sonra yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi admin panelini yaptık. Yavaş yavaş artık ne yapacağız? Kullanıcıların göreceği store bölümünü yapacağız. Bunun için öncelikle middleware ts'mizin burada iznimizin olması gerekiyor. Public route'umuzda bunun yazması gerekiyor. Bunu daha önceden yazmıştık ama bir şey eksik. Şuraya sadece bir tane yıldız ekliyorum. Siz de aynı şekilde buna dikkat edin. Sonra ben ikinci bir masaüstü ekranı açacağım şu şekilde. Hemen burada tekrar bir tane cmd açarak başlayacağım. CMD'me hemen geliyorum, D'de çalışacağım için ve cd github diyerek ve daha sonra da Next.js'nin kurulumuyla devam ediyorum. Şimdi Next.js'in kurulumu bittikten sonra hemen şöyle yazalım öncesinde. Diyeceğim ki projemin ismi e-commerce store Next.js. Şöyle yazalım. TypeScript evet istiyorum. Esrint istiyorum. Tailwind istiyorum. SRC istemiyorum. AppRouter yes ve bunu istiyorum diyerek kurulumlarımı yapacağım. Evet, kurulumum bitti. Hemen cd e-commerce store next.js'e girdim ve kod nokta diyerek projemi Visual Studio Code'da açtım. Sonrasında hemen şöyle geliyorum. İlk başta projemde yine aynı şekilde Shotgun'a ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı Shotgun'ın sitesine geliyorum. Şunu kullanacağım. Şöyle bir gördüğümüz gibi bir görünüm var. Yani sayfa geçişlerinde ne yapacağım? Bunu kullanacağım. Öncelikle Shotgun'ı yüklemem gerekiyor. Hemen şurada geldim. Şunu geldim. Aynı şekilde tekrar terminal, new terminal ve şunu bu şekilde yazıyorum. Sonra Skeleton'u da yine aynı şekilde kuralım. Şu an için aklımda sadece bu var. Başka bir şeye ihtiyacımız olursa yine aynı şekilde ne yapabiliriz? Kurabiliriz. Şunu sadece hemen baştan bir kurayım. Tamam. Bunu da kuruyorum. Evet. Komponentlerimize eklendi. Tamam. Okey. Şimdi şöyle yapalım hemen. Projemizi npm run dev diyerek bir ayağa kaldıralım. Sonra biz buraya bir tane environment dosyası ekleyerek devam edeceğiz. Hemen şuraya geliyorum. Nokta environment dosyası. Şimdi benim diğer projemin aynı zamanda açık olması gerekiyor. Tabii ki ve benim buradaki store settings için buradaki API'ma ihtiyacım var. Yani ne yapacağım normalde biz API'larımızı tanımlarken ne şekilde tanımladık? Burada bir store ID'm var. Store ID'mden sonra billboard'a geçiyorum mesela. Slash billboard şeklinde işte bu şekilde kategori yine aynı şekilde ne yapacağım? Şu an düzenlemesini yapacağım mağazanın bu şekilde tam olarak mağazanın API'ini alacağım ve buna hemen hemen her yerden erişeceğim ve bu aslında kritik bir bilgi sayılabileceği için bunu da environment dosyama ekleyeceğim. Hemen gelelim buraya, diyelim ki next public API URL diyelim ve eşittir şu şekilde bunu yazayım. Ve environment dosyamın GitHub'a yüklenmesi doğru bir seçenek olmadığı için aynı şekilde tekrar geliyorum. Environment dosyamı burada tanımlıyorum ve GitHub'a yüklenmemesi gerektiğini söylüyorum.
Buraya kadar okeyiz. Sonra hemen şu anda şuradan bir projemizi de açalım. Ne var ne yok şöyle bir bakalım. Evet, şu şekilde bir tasarım geldi. Tamam. Şimdi hemen sayfalarımızı şöyle düzenli vesaire yapalım. Bizim burada bir page sayfamız var. Şunu şuradan şöyle silelim. Sadece içine şöyle bir div. Evet, şöyle olsun. Daha sonra ben buradaki rotalarımı hemen birazcık belirlemek istiyorum. Şuraya pages diyeyim ve bu page dosyasını bunun içine taşıyayım. Move. Tamam. No. Daha sonra diğer sayfalarımı yine aynı şekilde bu pages'ın içinde oluşturacağım. Sadece rotalarımı şu an için belli ettim. Hemen bir şeye ihtiyacım var. Benim aynı şekilde tüm sayfalarda olması için bir navbar'a ihtiyacım var. Navbar.tsx diyeyim ve şu şekilde navbar'ımı oluşturayım. Sonra tekrar yine component class sonra tekrar geleyim. Yeni bir tane daha şey oluşturayım ve footer .tsx diyeyim ve bunu da aynı şekilde oluşturayım. Sonra geleyim benim layoutumda bunların ikisini de zaten göreceğim için tüm sayfalarda, yani buradaki page'in içindeki tüm sayfalarda, sonuçta bu pages değil bir açıklama satırı gibi düşünebiliriz. Bir işlemi yok, sadece gruplamama yarıyor. O yüzden dolayı tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki navbar, şöyle tekrar buraya geleceğim, footer diyeceğim. Tamam. Evet, bu şekilde geldi. Şimdi yavaş yavaş bunlarla deneyebilmek için öncelikle navbarımızı yapalım ve menülerimizi, yani kategorilerimizi buraya getirerek devam edelim. İlk başta navbarımın tasarımı ile şöyle birazcık başlayayım. Şimdi şu navbarımda şöyle bir tane border olmasını istiyorum ve diyeceğim ki border B. Şimdi bunun dışında buraya bir konteyner yapısı kullanacağım. Tüm sayfalarda konteyner yapımının aynı olması için yeni bir tane new file deyip container .tsx diyeyim ve şu şekilde rafc diyeyim ve konteynerımı kendime göre yazayım. Şimdi konteynerımın içinde şöyle bir interface ekleyeceğim öncesinde. Interface container props süslü parantez içinde children react not ekleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geleceğim. Burada diyeceğim ki children ve container props diyerek bunu ekleyeceğim. Ve navbarımda bu container yapısını hemen aynı şekilde kullanacağım. Diyeceğim ki container, evet, şunu yükleyerek aynı şekilde ve bunun için artık yazdıklarım ne olacak? Container yapısıyla gelecek. Ama container'ımıza birazcık stil vermemiz gerekiyor. Hemen şurada tekrar geleyim, diyeyim ki div class name mx auto ve aynı zamanda max width işte 6x large diyelim mesela. Şu şekilde söyleyelim. Tamam. Evet, şöyle büyüttüğümüz zaman konteynerimiz şöyle belli olacaktır zaten gördüğümüz gibi. Tamam. Şimdi gelelim tasarımımıza aynı şekilde devam edelim. Şöyle hemen navbarıma geliyorum. Şimdi bu navbarıma hemen şöyle bir div, şunu şuradan küçülteyim. Class name diyelim. Öncelikle bir logo alanıyla başlayalım. Bir tane link ekleyeceğim ve diyeceğim ki href gideceğin konum ana sayfa ve içinde bir tane p olsun ve store yazsın. Evet, container, bunu düzeltmemişiz. Şurayı da hemen düzeltelim. Süslü parantez children diyelim. Bu da bu şekilde olsun. Container'la işimiz bitti. Store navbar bu şekilde geliyor. Tamam. Şimdi navbarımıza tekrar gelelim. Şuradaki şu navbarı silelim. Tasarımımıza devam edelim. Şimdi şöyle tekrar bakalım. Yazımın birazcık büyük olmasını istiyorum. O yüzden dolayı, yani kalın olmasını istiyorum. Sadece font semi bold, bir de text'ine 3x large diyelim. Sonra şuradaki şu div class name'e relatif bir yapı istediğimi, daha sonra px4 boşluklar için yine bir yükseklik verelim. 16 diyelim mesela ve ortalı bir şekilde olması gerektiğini söyleyelim. Item center tamam. Evet, şu şekilde olsun. Birazcık sanki büyük gibi.
Başka bir şey şöyle yapalım. Şu linke de birazcık class verelim. Diyelim ki ml4 flex ve gap 2 diyelim. Şu şekilde olsun. Tamam. Başka border bottom. Birazcık sanki yukarıdan aşağıdan bir boşluk olması gerekiyor. Left right vermişiz. Hemen şurada bir de py verelim. py2 diyelim. Pardon, px yazdım yine. py2. Tamam. Şu şekilde güzel durdu. Buraya kadar tamam. Şimdi hemen ben bunun yanında kategorilerimi getirmek istiyorum. Bununla ilgili bir komponent yazarak başlayacağım hemen. Şöyle tekrar daha doğrusu action yazarak başlayacağım. Şöyle bir action diye bir dosya oluşturayım ve bunun içine de get categories.tsx diyerek bir dosya oluşturayım. Şimdi burada hemen şu şekilde rafc diyeyim. Şu return'u burada kullanmayacağız aslında. Şunların şöyle yapayım tekrar rafc get iki tarafı da düzenlesin diye categories, tamam. Şuradaki şu return'u sileyim. Tamam. Şimdi şurada hemen bir tane const tanımlayacağım ve URL'imi söyleyeceğim. URL'imi yazarken şu şekilde yazacağım. URL yazacağım. Çünkü birden fazla URL yazan yazı var. Bunlar karışıyor. O yüzden dolayı ben bu şekilde tanımlıyorum. Tabii ki değişken ismi istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Şöyle dolar ve şu şekilde yazacağım ve process'in içindeki environment'ın içindeki environment dosyasının içine ne yazdıysam aynı şekilde bunu gelip buradan erişeceğim. Ve categories'in URL'i tam olarak ne? Şu şekilde categories şeklinde olması gerekiyor. Burada hemen diyeceğim ki async, tamam. Şimdi bizim bu categories'larımızın için aynı zamanda bir tip belirlememiz gerekiyor. Yani bu tipler ne olacak? İşte içine döndüreceğim şeyler. O yüzden dolayı burada tüm sayfalarda yine aynı şekilde bu tiplere ihtiyacım olacak. Type.ts diyerek bir tip dosyası oluşturayım. Tip dosyamda hemen şöyle gelelim, bir kategori için export interface daha önce zaten yapmıştık. Sadece dediğim gibi birden fazla yerde kullanacağız bunları. O yüzden dolayı burada bu şekilde yazıyorum. Şimdi diyeceğim ki bir id'si olacak bunun, string olacak. Daha sonra bir name'i olacak, string olacak ve aynı zamanda kategorilerin neyi var? Bir de billboard'ı var. O yüzden billboard'ı da benim burada oluşturmam gerekiyor. Hemen tekrar geleyim. Export diyelim ve billboard'u oluşturalım şimdiden. Daha sonra bir daha uğraşmayalım. Export interface billboard süslü parantez. Billboard'un içinde yine bir ID olacak. String. Label'ı vardı. Veri hatırlarsanız string. Ve bir de image URL'i vardı. Bu da yine aynı şekilde string diyerek bu yapımı da oluşturuyorum. Buraya kadar tamam. Sonra get categories bölümünü hemen yazmaya devam edelim. Şimdi async tamam, okey. 2 nokta diyeceğim. Promise diyeceğim. Ve burada ben kategorimi type'dan çekerek söyleyeceğim. Ve bunun bir dizi şeklinde olabileceği için şu şekilde, yani birden fazla olacağı için bu şekilde yazacağım. Sonra diyeceğim ki const rest diyelim. Yani response await fetch yukarıda yazmış olduğum URLs. Evet, şu şekilde. Bakın şöyle yaptığım zaman birden fazla gördüğümüz gibi URL çeşitleri var. O yüzden dolayı bazen kütüphane vesaire ekliyor, hata alıyorum diye ben URL şeklinde yazıyorum. Return, daha sonra rest.json, şu şekilde yazacağım. Tamam. Buraya kadar okeyiz. Şimdi bunu madem yazdık, hemen gelelim navbarımıza. Şurada yukarıda bir yere const categories diyelim ve eşittir await get categories diyelim ve sonrasında console.log categories diyelim ve çalışıyor mu gerçekten bir test edelim. Evet, nerede hata almışız? Get categories'in burada bir hatamın olduğunu söylüyor bana. Await. Evet, await kullandığım için bundan dolayı buraya async eklemem gerekiyor. Bu şekilde yazarsam sıkıntı olmayacaktır. Evet, gördüğümüz gibi verilerimiz geldi. Verilerimiz geldiğine göre artık istediğimiz gibi kullanabiliriz. Console.log'u buradan silelim. Şimdi
Ben şöyle yapacağım. Bunların hepsini şöyle tekrar kapatayım. Tekrar geleyim komponent bölümüne. Yeniden bir tane yeni bir komponent oluşturacağım ve ismine menu.tsx diyeceğim. Şu şekilde rafce diyeceğim ve menümü yazacağım. Şimdi menümde benim yine aynı şekilde birkaç tane değer tanım gelmesi gerekiyor. Şöyle diyeceğim. Interface menü props data gelsin. Yani türü data olsun ve kategori gelsin. Type'ı bu yüzden interface'leri o yüzden tek bir dosyada toplayalım dedim. Bu şekilde kullanımlar olacak çünkü. Tamam. Data kategori. Sonra hemen gelelim burada menünün içine süslü parantez. Tekrar geliyorum. Data eşittir menü props diyerek bunu buraya ekliyorum. Sonra burada bir tasarım vesaire bir şeyler yapacağız ama yine menümde benim şey yapmak istiyorum tabii ki. Üzerine geldi yani tıklıysa eğer kategori sayfasındaysam herhangi bir kategorideysem yine aynı şekilde üstünün farklı bir klas olmasını istiyorum. O yüzden dolayı şuraya tekrar geliyorum. Bir const pet name tanımlıyorum ve eşittir use pet name diyerek bunu ekliyorum. Bunu ekledikten sonra tabii ki yukarıda benim bir use silent eklemem gerekiyor. Hemen bunu da ekledim. Sonra tekrar geliyorum. Const routes diye bir şey tanımlayacağım ve datadan gelen verileri bana döndürmesi gerektiğini söyleyeceğim ve döndüreceğin değerleri root ismiyle çağıracağım ben diyeceğim ve çağırdıktan sonra burada işlemimi yapacağım. Diyeceğim ki bir hrefimiz olsun ve süslü parantez tam olarak yolumuzu söyleyelim. Daha sonra bu klasörleri ne yapacağız? Oluşturacağız. Kategori ve şu şekilde süslü parantez root'tan gelen ID şeklinde söyleyeceğim. Sonra tekrar geliyorum. Evet şurada tamam. Tekrar geliyorum. Label 2 nokta root'tan gelen name olduğunu söyleyeceğim. Tekrar geliyorum. Aktif ve bir pet name yine aynı şekilde söylüyorum. Pet name eğer ki buna eşitse aynı zamanda ne olacak? Aktif olacak. O yüzden dolayı şunu şuradan şu şekilde kopyalıyoruz. Buraya kadar okeyiz. Şimdi şöyle yapalım. Hemen nav menüme tekrar geleyim, navbarıma. Burada hemen linki şeyin yanında burada tekrar diyelim ki menünün bir datası olacak ve bu datada ne olacak? Kategorisi olacağını söyleyeceğim. Evet. Şu an bir tasarım olmadığı için direkt bana ne yaptı? Aşağıdaki menüyü getirdi. Sıkıntı yok. Şimdi tasarımımızı halledeceğiz. Hemen burada öncelikle bir nav kullanacağımı söyleyeceğim. Ve şöyle kapatalım. Ve daha sonra diyelim ki nav class name mx6 flex yapıda olsun. İtemler ortalı olsun. Ve space x boşluklar bu şekilde söyleyelim. Sonra tekrar içine gelelim. Tekrar yeniden bir routes.map parantez aç ismi root olsun artık. Şuradan şu şekilde eriş. Tekrar bir parantez aç. İçine tasarımı yap. Evet böyle yazarsam hata alırım. Bir div olması lazım ya da başka bir şey. Evet 2 tane kategorim varmış. Evet 2 tane olması gerekiyor zaten. Bana bu şekilde ne yapacak? Gelecek. Evet şurada direkt bana diyor ki key kullanmadığı için bir hata var diyor. O yüzden key de eklememiz gerekiyor. Şimdi ben burada linkleri vesaire kullanacağım için o yüzden dolayı biz burada şöyle yapalım hemen. Tekrar geleyim burada. Link ve next link ve daha sonra tekrar buraya gelelim. Diyelim ki öncesinde bir key root'tan gelen href olsun. O birbirinden farklı sonuçta. Daha sonra root'tan gelen href olacak yine aynı şekilde. Root'tan gelen href şurada root'tan gelen süslü parantezlerle tabi. Root'tan gelen label. Geriye sadece ne kaldı? Aktive kaldı. Onu da zaten class name'de yazacağız. Şu an çok fazla bulaşmayalım. Sadece şu şekilde kalsın. Onun işini halledeceğiz zaten. Tamam. Şu ana kadar okey gibiyiz. Bunlar şöyle yan yana durmadı. Şöyle hemen navbarıma bakayım. Navbarımda bizim düzeltmemiz gereken border bottom relative item center. Şuraya bir de flex eklersem sanırım bunlar yan yana gelecektir. Tamam. Bu şekilde bunları ne yaptık? Yan yana getirdik. Şimdi gelelim buranın şeyine.
Hemen burada kullanacağım şey class name süslü parantez. Zaten şey yükledik. Shotgun'ı yükledik. O yüzden cn'yi yani clsx'i kullanabiliriz. Şu şekilde gelip yazacağım. Ve diyeceğim ki işte şurada standart olarak neyse kod şeylerim olsun. Şöyle yapalım. Virgül. Şurada enter. Burada da root eğer ki aktifse o zaman textimiz red olsun. Red bir şey söylemiştik sanırım diğer tarafta da. Yine aynı şekilde söyleyelim. Red 800 diyelim. Eğer ki değilse textimiz işte şu textimiz bilek mi yapıyorduk biz bunları? Evet bilek diyelim işte. Neyse ne. Tamam. Sonra tekrar gelelim burada. Diyelim ki yazılarımızın boyutu text.sm, fontumuz medium. İşte bir de hover ekleyelim ve text slate 700 diyelim mesela. Evet şu şekilde üzerine geldiğimiz zaman bir şey oluyor. Tamam. Evet bu şekilde yaptık. Şu an tabii ki biz sayfamızı daha tam olarak belirtmedik. Sayfalarımızı şu an için tam belirtmedik. Ama verilerimizi sağlıklı bir şekilde çektik. Evet gerçekten bunlar mı var? Hemen şöyle bir bakalım. Tekrar geliyorum. Settings kategori bölümüne bakalım. Bende 2 tane kategori olması lazım. Dress ve shoes ve evet bu şekilde geliyorlar. Buraya kadar okeyiz. Evet şimdi ana sayfamızı yaparak devam edelim. Öncelikle ben buraya bir tane billboard çekmek istiyorum. O yüzden dolayı buraya get billboard tsx diyerek bir tane billboard oluşturacağım. Hemen şu şekilde geldim yazdım. API'yi hemen düzenleyerek devam edelim. Şimdi normalde kategorilerimin de aynı şekilde billboardlarını kullanacağım için benim bunlara normalde bir ID vermem gerekiyor. O yüzden dolayı buraya id string diyerek bunu ekleyeceğim. Ve ismini get billboard olarak değiştireceğim. Daha doğrusu billboard bir tane çekiyoruz sonuçta. Sonra URL yapımızı buna göre değiştirmemiz gerekiyor. Hemen şu şekilde yapıyorum. Süslü parantez dolar URL slash ve sonra da tekrar id diyerek bunu buraya ekliyorum. Ve tipini de tabii ki kategori şeklinde değil billboard tipinden alması gerektiğini söylüyoruz. Evet API'miz okey. Şimdi hemen gelelim yeni bir komponent oluşturalım ve ismine billboard .tsx diyelim ve şu şekilde rafce diyeyim ve bunun için yazmaya başlayalım. Şimdi normalde benim bu billboard'umun alacağı değer bir tane data olmalı. Yani sonuçta bunun bir türü olacak. Yani data diyeceğim ve benim şu billboard tipini alarak buna göre verilerimi getirecek. Sonra aynı şekilde ben bu arkadaşı gelip burada söyleyebilmeliyim. Çünkü bu datanın içinde sadece resim yok, aynı zamanda bir de label var. URL var. Bunların hepsini tek bir seferde ne yapıyoruz? Bu şekilde getiriyoruz. Hemen şurada diyorum ki billboard props ve sana bir data gelecekmiş arkadaşım diyeceğim. Bu şekilde yazacağım. Datamda zaten normalde ben burada ne yapıyorum? Bir ID ile yapıyorum. Yine zaten aynı şekilde ID ile kategori ID ile vereceğim bilgimi kategori ID ile değil pardon kategorinin içindeki billboard ID'sini neyse vereceğim. Billboard'u vereceğim. Bana o şekilde ne yapacak? Veriyi getirecek. Şimdi ben burada hemen şöyle yapacağım. Diyeceğim ki bir tasarım yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Div class name diyeceğim. Öncesinde buranın şöyle bir padding vesaire vererek başlayalım. Rounded x large diyeyim ve overflow hidden diyelim. Buraya kadar tamam. Şimdi tekrar şöyle yapacağım. Div stil tekrar süslü parantez background image ve şöyle yapımızı bozmadan aynı şekilde URL süslü parantez tekrar datanın içindeki şöyle soru işareti de ekleyelim ve image URL diyerek ne yapacağız? Bunu yazacağız. Sonra şunu şuradan şöyle kapatalım ve buna bir de class name'ler eklemek istiyorum. Tabi şu an için çok fazla anlaşılmayacak. Şöyle bir class name sadece yazayım ve öncelikle bunu page sayfamda çağırayım ki bir yandan tasarımımızı görelim.
Hemen şurayı öncelikle bir silmek istiyorum. Şöyle tekrar rafçe diyeceğim ve burayı home diyerek de yeniden yazacağım. Çünkü ben burada ASYNC kullanacağım. Diğer function türünde kullanılması birazcık zor geliyor. Hemen şöyle yapacağım. Const pro billboard diyeceğim ve eşittir await get billboard diyeceğim. Ve sonra benim buraya bir tane billboard ID atamam lazım. Bunu hemen diğer projeme geliyorum. Diğer projemde billboardlarımdan birine tıklıyorum. Şu şekilde update ve şuradaki şu sondaki ID'yi alarak ne yapıyorum? Direkt projeme bu değeri veriyorum. Evet, şöyle geçebilirsem. Şöyle bunu ne yaptım? Yapıştırdım. Buraya kadar okeyiz. Sonra hemen geliyorum bu arkadaşın içine. Bir konteyner yapısı kullanmak istediğimi söylüyorum. Eklerken dikkat edelim, konteynere gördüğümüz gibi birden fazla konteyner var. Kendi konteynerimizi ekleyeceğiz. Sonra tekrar view class name diyeceğim. Ve bunun içine benim billboard'umu çağıracağım. Ve diyeceğim ki şöyle kapatalım. Şöyle tekrar diyeceğim ki senin bir datan varmış. Datan da benim billboard'um arkadaşım diyeceğim. Evet, şöyle tekrar yazdık. Bakalım şu an için herhangi bir şey gelmedi, gitmedi. Şurası sadece boş. Bu resim şu an gelmedi. Neden gelmedi? Bir hata da almadık. Büyük bir ihtimal class name'imizle alakalı. İçi boş olduğu için şöyle bir şeyler yazarsam gördüğümüz gibi geliyor. Şöyle yapacağım hemen. Ben buraya sabit olarak birazcık boyut vereceğim o yüzden dolayı. Hemen şöyle diyelim ki rounded x large relatif bir yapı ve aspect square, bu aslında bize boyut veriyor ve mdd aspect birazcık küçük olsun. Aspect şöyle parantez aç kapat 2.4/1 bu şekilde bir değer verelim ve overflow hidden ve bg cover diyelim. Evet, şu şekilde yapımız geldi. Tekrar şöyle büyüttüğüm zaman küçülüyor. O yüzden dolayı onu verdik. Tamam. Güzel. Şimdi bunun içine tekrar hemen bir tane daha div yazarak devam edeceğim. Bunun içindeki div de h full ve full tam alanı kaplasın. Çünkü içine bir yazı ekleyeceğim. Yan yana bir şeyler olabilir bunun içinde. Flex call, justify center, item center, text center, ne varsa ortalayacağız. Zaten içine bir yazı yazacağız ve boşluklar içinde gap3 diyebilirim. Sonra tekrar yeniden bir div ve burada ne yapacağım? Şöyle diyeceğim ki data label diyerek bunu söyleyeceğim. Evet, şuraya gördüğümüz gibi geldi. Bu div'e hemen birazcık class name ekleyelim. Yazımızı da güzelleştirelim hemen. Diyelim ki fontun senin evet, yazabilirsem fontun bold olsun. Text'in 3x large olsun. MD'de text'in 4x large olsun. LG'de text'in 5x large olsun. Bu şekilde söyleyelim. Evet, şöyle tekrar bakalım. Şu an büyük bir ihtimal MD değilmiş. Şöyle, evet, şöyle gittikçe büyüyor. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Güzel. Onun dışında birazcık daha istersek bunlarla oynayabiliriz. Ama şu an için bence yazdıklarımız buraya yeter gibi. O yüzden dolayı hiç kasmaya gerek yok. Yapımız vesaire de şu an için iyi. Tamam. Billboardlarımızı bu şekilde tamamlamış olalım. Evet, şimdi product'larımızı aynı şekilde yaparak devam edelim. Hemen type'ıma geliyorum. Burada diyeceğim ki export interface product. Ve product'ımda ne var ne yok hepsini teker teker söyleyelim. Sonra sorgusunu yazıp burada aynı şekilde getirelim. Product'ımın bir ID'si olacak ve string yapıda olacak. Kategorisi olacak ve bunun için yukarıdaki kategoriden ne yapacak? Alacak. Name'i olacak ve türü string olacak. Price olacak. Türü string olacak. Is featured olacak. Ve tipi boolean olacak. Size olacak. Ama size ile ilgili şu an bir şey tanımlamadık. Şöyle kalsın ve size diyelim biz buraya. Color olacak aynı şekilde. Color ile ilgili bir şey tanımlamadık. Kalsın şu an şöyle. Bunu da şimdi halledelim.
Başka image'sı olacak. Birden fazla olabilir. O yüzden ne yapacağız? Şu şekilde söyleyeceğiz. Şimdi gelin bu diğer arkadaşları tanımlamaya. Size'dan başlayalım hemen. Export interface size diyelim. Süslü parantez. ID string, name string ve bir de value'muz vardı. Yine aynı şekilde diyeceğiz ki string. Tekrar gelip bundan bir tane daha kopyalayalım ve burada color diyelim. Ve bu color'da zaten aynısı, değişen bir şey yok. Geriye ne kaldı? Image kaldı. Hemen yine aynı şekilde export interface. Evet, image süslü parantez bir id'si var ve süslü ve bir de URL olacağını söyleyeceğim. Evet, tiplerimizi bu şekilde toplu bir şekilde ne yaptık? Söyledik. Şimdi gelelim hemen product bölümümüzü yapmaya. Hemen yeni bir action yazıyorum ve get products diyorum. Birden fazla çağıracağım çünkü. Bir de tekli çağırmam gerekecek büyük bir ihtimal, özellikle detay sayfasında. O yüzden products diyerek çoğul bir şekilde yapalım. Şimdi şuradaki şu arkadaşlardan bir tanesini kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Burası birazcık farklı olacak. Şöyle products diyelim. Şimdi bizim bunlarda aynı zamanda sorgulama için ufak tefek bir şeylere ihtiyacımız olacak. O yüzden dolayı yeniden bir interface yazacağım ve bunu ona göre değerlendireceğim. Bu interface'lerin her yerden erişilmesi gerekmiyor ama ne olması gerekiyor? Yine olması gerekiyor. Veya başka değerler alabilir diyeceğim yani. Ama bu değerlerin hiçbiri zorunlu olmayacak. Ve şurayı tekrar geleceğim, söyleyeceğim. Burada senin tipin tam olarak product şeklinde olacak diyeceğim ve birden fazla olabilirsin diyeceğim. Ve ASYNC bölümüne de ne yapacağım? Gönderilebilecek parametreleri söyleyeceğim. Hemen tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki interface query süslü parantez kategori ID ile ben bir sorgu yapmak isteyebilirim ama zorunlu değil. String color ID ile bir sorgulama yapmak isteyebilirim. Yine zorunlu değil ve string. Size ID ile bir sorgulama yapmak isteyebilirim. Yine string. Is fi truth ile bir sorgu yapmak isteyebilirim. Ama yine zorunlu değil. Buraya kadar tamam. Hemen ASYNC'nin içine geliyorum. Query diye bir şey tanımlayalım ve eşit olarak da bizim yukarıdaki query'yi söyleyerek tiplerini söyleyelim. Sonra burada hemen birazcık işler değişecek. Diyeceğiz ki const url eşittir gs qs daha doğrusu string bunu şöyle yapacağız daha doğrusu. Bunun bir kütüphanesi olması lazım. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım. Query string. Şunu yüklememiz gerekiyor büyük bir ihtimal. Şöyle bakalım. Evet. Hemen geliyorum açılan sayfada. Şunu yüklüyorum. Örnek kullanımları da şu an şu şekilde bir şeyler gösteriyor. Önce bir yükleyelim. Örnek kullanımına bakarız. Şimdi diyor ki işte benim parametrem bu. İşte kullanırken genellikle bu ya da kullanılır. GS ile birlikte kullanılır. Ben de genellikle öyle kullanıyorum zaten. Neyse. Şunu şu şekilde yazalım. Tekrar geleyim buraya yukarı. Import gs şöyle yapalım. Bunu genellikle gs olarak kullanıyorlar ama burada query string olarak geldi. Tamam, biz de o zaman öyle yazalım. Tekrar geleyim. Query string tamam şöyle ve string find url diyelim. Şu şekilde parantez açtım. Süslü parantez url eşittir URL değil, daha doğrusu URLs diyeceğiz şu şekilde ve sonra benim query'lerimi buraya yazacağım. Diyeceğim ki sana bir color ID gelebilir. Gelirse query'den gelen color ID ve size ID gelebilir. Gelirse query'den gelen size ID şeklinde bunları teker teker tanımlıyoruz. Kategori ID query'den gelen kategori ID is fit. Evet, bunu hep yazarken zorlanıyorum. Şöyle kopyalayacağım. Query'den gelen is featured.
Evet, bunları bu şekilde söyleyeceğim. Sonra yine aynı şekilde bu şekilde bir tanımlama yapacağım ve bir sorun olmaması gerekiyor. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim bunlarla ilgili verilerimizi çekmeye. Hemen tekrar buraya geliyorum. Benim burada bir page sayfam var. Nerede? App page sayfası. Evet, burada çekeceğim. Ama bunları çekerken de yine bir şey yapsam daha mantıklı olacak. Bu product list ile ilgili bir tane komponent yazıp orada çeksem daha mantıklı olacak. Şöyle yapalım biz buraya. Şunu öncelikle bir margin bottom ya da padding bottom verelim. Şöyle aşağı taraftaki yer için bir boşluk vermiş olalım yani. Şöyle tekrar bir div ekleyeyim ve bir class name diyelim. İçindeki yapılar yan yana olsun ve flex call olsun diyelim. Ve yan yana ve dikey olarak boşluklar verelim. Ya da direkt şöyle bir gap 3 diyerek geçelim. px4 diyeyim. Bu şekilde bir yapı olsun. Hemen bunun içine dediğim gibi bir komponent oluşturmak istiyorum. Bunun için buraya product list .tsx diyeyim ve bunu yazmaya başlayayım. Şimdi benim product listimde hemen bir props olacak. Yine product list props şöyle. Şimdi title ekleyelim. Şimdi bir konu başlığı eklemek isteyebiliriz. Mesela ana sayfada şuraya diyebiliriz işte sık kullanılanlar, işte featured'lar bilmem ne. O yüzden dolayı bir string ekleyelim. Sonra itemleri olsun bunun ve itemlerimiz zaten bizim product type'ımızdaki gibi olacak ve birden fazla olabilir. Ve bu arkadaşlar yine süslü parantezle birlikte burada bir davet edelim. Evet, şöyle ekleyeyim. Ctrl space virgül Ctrl space. Tamam. Sonra tekrar geliyorum burada. Şöyle yapacağım hemen. Diyeceğim ki div class name space x2 diyelim şöyle yan yana boşluklar için. Aslında yatay dikey boşluklar da verelim biz buna. Space y4 diyelim hadi ona da. Şu şekilde olsun. Ve içine bir tane H3 ekleyelim. Ve buraya bir title ekleyelim. Yukarıdaki title ekleyelim. Ve sonra da benim datalarımı getirmem gerekiyor. Ama datalarım birden fazla olabilir. O yüzden şunu yapmam gerekiyor aslında. Diyeceğim ki items.length eşitse 0'a, o zaman bana şunu yap diyebilirim. Ne yapsın? Şöyle bir tane div, şöyle tekrar div ve şöyle no result desin mesela. Bunu istersek daha sonra ne yapabiliriz? Başka bir şey çevirebiliriz. Sonra tekrar yine aynı şekilde gelelim. Div class name ve şöyle yazalım. Diyelim ki itemleri bana dönder. Şöyle item. Evet, şöyle tekrar parantez açayım. Doğru yazdım umarım. Şöyle yapalım hemen. Burada ben bir değer döndürmek istiyorum. Şöyle tekrar geleyim, kapatayım. AA ya da ne diyelim? İtemden gelen, pardon böyle yazamıyoruz. Süslü parantez. Items'ten gelen, pardon ismini item olarak değiştirdik ki itemden gelen mesela name şeklinde bir döngü yapalım. Tekrar hemen buraya geleyim. Bu arkadaşı bir çağırayım. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Daha sonra duruma göre bir düzenleme yaparız. Product list diyelim. Şu şekilde ve buraya bir title ekleyelim. Featured products diyelim. Ve buna bir data eklememiz gerekiyor. Items. Bunun içinde şu arkadaş gibi aynı şekilde bir tane gelip yazacağım. Ve buradaki ismi products olsun. Ve get products olsun. Ve ben bunun içine istersen bir sorgu ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Mesela burası featured alanı. O yüzden dolayı is featured nokta true diyerek bir değer yazalım. Evet, şöyle tekrar bakalım. Sayfamı yenileyim, bir compile etsin.
Evet, bir yerde hatamın olduğunu söylüyor. Neredeymiş hatam? Container'ımın olduğu yerde diyor. Neresi? Page.tsx. Container'ımın burada bir hata var diyor. Evet. Is featured. Items'e değer vermedik ya sanırım, ondan dolayı hemen geleyim buraya, bir products diyeyim, tekrar bakalım. Evet, şu an bana no resource dedi, hiçbir şey olmadığını söyledi. Benim ürünlerimde hiç şey olmamış olabilir, is featured işaretli olmamış olabilir. O yüzden şöyle tekrar geleyim, ürünlerime bir bakayım. Product, evet, hiç ürünüm yok. Ben birazcık hemen ürün ekleyeyim ve bu şekilde devam edelim. Evet, ben 6-7 tane ürün ekledim. Hemen şu şekilde göstereyim. Gördüğümüz gibi şu şekilde 6 tane ürün ekledim ve şimdi bunları aynı şekilde göstermeye çalışacağım. Hemen projeme geliyorum. Aynı şekilde gelip refresh diyorum ama gelmedi. Hemen öncesinde bir console.log ve products diyeceğim. Ve bunları yazdırmaya çalışacağım ve gördüğümüz gibi hiçbir şey gelmedi. O zaman benim get products'ımda bir hata var. Şuradaki URL ile şuradaki URL'si değiştireceğim. Çünkü artık sorguyu ben buna göre atmam gerekiyor. Bu şekilde yazdığımızda gördüğümüz gibi geldi ve bunlar da aynı şekilde düzeldi. Şimdi console.log'u silelim hemen buradan ve buradaki aşamalarla devam edelim. Şimdi yanlış yeri de kapattım. Product list, evet, bunu da açalım. Şimdi biz burada şeylerimizi döndürüyoruz. Burada dedik ki sıfırsa dedik. Öncelikle bununla ilgili bir sayfa yapalım. Hemen tekrar geleyim. Şuraya tekrar geleyim. Bir tane no results tsx diyelim. Şu şekilde rafce diyeyim. Hemen öncesinde buranın bir tasarımını yapayım. Diyelim ki div class name flex item center justify center ve h full diyelim. H full, aynı zamanda ve full de olsun ve text red 600 olsun diyelim. Sonra burada bir hata mesajımız olacak. No result found desin. Bir şey bulunamadı desin. Hemen tekrar geleyim. Aynı şekilde şuradaki API'ımla birazcık oynayayım. Şuradaki URL değil, yine aynı şekilde şunu eski haline çevireyim. URL olsun. Bana bir no result yazsın. Tabi no result'un yazması için buradaki çekmiş olduğumuz yerdeki şu yapıyı da değiştirmemiz gerekiyor. Hemen şunu şuradan sileyim ve komponentimi buraya ekleyeyim. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, birazcık daha oynayalım hemen. Şöyle yapayım. Diyelim ki padding 3 ve background red 600 ama text white olsun. Evet, şu şekilde oldu. Bir de buna rounded ekleyeyim. Rounded x-starch, köşelerden bükeyim. Evet, şu şekilde no result found yazsın. Bir de yazımı son olarak text font bold diyelim. Şu şekilde koyu bir tonlu olsun. Tamam. Buraya kadar tamam. No result'umuzu yaptık. Şimdi gelelim hemen şurayı tekrar eski haline çevireyim. URL alayım. Verilerim gelsin. Şimdi burayı bir kart oluşturayım ve bu kartta işte ürünlerimi aynı zamanda çekeyim. Aynı zamanda işte bir model açtırayım gibi çeşitli özellikleri burada hemen barındıracağız. Hemen tekrar geliyorum. Burada product cart.tsx diyelim. Ve rafce diyeyim şu şekilde ve içine doldurmaya başlayayım. Şimdi benim product kartımda şu olacak. Öncelikle bir tane data gelmesi gerekiyor. Interface product cart props süslü parantez data ve product diyeceğim. Buraya kadar okeyiz. Sonra bu datayı aynı şekilde geleceğim, projeme dahil edeceğim. Diyeceğim ki product cart props ve datamı aynı şekilde geldim buraya ekledim. Güzel. Şimdi gelip tekrar buradaki bu listimde item name yerine kullanacağım şey product cart ve data. O da benim yukarıdan, daha doğrusu yukarıdan değil, ismi değiştirmiş olduğum item'ı burada göndermek istediğimi söyleyeceğim ve bana bu şekilde geldi. Artık bir sıkıntımız yok. Rahat rahat tasarımımızı
yapabiliriz. Şimdi şöyle yapalım. İlk olarak sayfalarımızı birkaçını oluşturalım. Hemen şöyle geliyorum. Kategori diye bir sayfa oluşturacağım. Ve bu kategori sayfasının içine bir de kategori ID diye bir dinamik sayfa oluşturacağım. Daha sonra yukarıdaki şu kategori şeylerine bastığımız zaman ilgili sayfaya gidecek. Şöyle hemen oluşturalım. Pardon, yanlış oldu. Tekrar geliyorum. Kategori ID diye bir sayfa oluşturalım ve onun içine de yine page.tsx oluşturalım ve şu şekilde yazalım. Kategori ID olsun ismi. Bu tamam. Sonra aynı şekilde tekrar gelelim. Page sayfasına tekrar product diye bir sayfa oluşturayım ve bu product'ın içine yeni bir folder, yine aynı şekilde product ID diye bir sayfa oluşturayım ve onun içine tekrar page.tsx ve rafc product ID diye bir sayfa daha yazalım. Buraya kadar sayfalarımız tamam. Şimdi artık ne yapacağız? Öncelikle şu oluşturmuş olduğumuz product list ile birlikte product cart yazmıştık. Şimdi biz burada sayfamızı oluştururken bir butonum olacak. Ben burada herhangi bir yere tıkladığım zaman, yani bir div'e vesaire tıkladığım zaman kategorinin ilgili sayfasına gidecek. O yüzden şimdiden bu sayfayı direkt oluşturdum. Hemen öncesinde şöyle tekrar yukarı doğru çıkayım. Buraya yukarı use silent ekleyelim. Sonra tekrar geliyorum yine aşağı, aynı şekilde const handle click eşittir şu şekilde süslü parantez. Tabi bunun için bir de router tanımlamam lazım. Const router eşittir use router diyeceğim. Next navigation kütüphanesi olanı şu şekilde ekleyeceğim ve burada da bu handle click'ime diyeceğim ki router.push ve gideceğin sayfa senin şu olacak diyeceğim. Product'ın içindeki data dinamik bir sayfa vermiştik zaten. O dinamik sayfaya gidecek. O yüzden dolayı bizim zaten burada gelen bir datamız var. Datanın ID'li sayfasına gidecek diyeceğim. Tabi şu an için bu sayfamız yok zaten. Daha sonra ne yapacağız? Oluşturacağız. Başka şeyler de ekleyeceğiz ama şu an için zaten ilk olarak aklıma gelen bu olduğu için bunu yaptım. Şimdi gelin buradaki tasarım işine. Hemen burada ilk olarak şu div class name diyelim. Ve daha doğrusu class name'den önce div on click diyelim. Şu yukarı yazmış olduğumuz handle click'i burada söyleyelim. Yani ben artık herhangi bir yere gitmek istediğimde ne yapacak bana? Ona göre gidecek. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, otomatik gitti. Tık şey yapmış olabilirim. Üzerinde şu an ifade vesaire bir şey yok ama şu an gördüğümüz gibi gidiyor. Bunu hemen şöyle öncelikle birkaç tane şey yazarak devam edelim. İlk başta yazacağım şey kursor pointer. Neden? Üzerine geldiğim zaman bir el işareti olsun ki ben burada yine bir şey istediğim, yani bir işlem olduğunu hissedebileyim. Sonra tekrar geliyorum. BG white diyelim. Sonra rounded x large diyelim. Bir border ekleyelim. Daha sonra padding 3 ekleyelim. Ve boşluklar için space y 4 diye bir şey ekleyelim. Şöyle şuradan enter atayım, rahat bir şekilde gözüksün. Buraya kadar tamam. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Div ve class name. Burada ben resmimi göstereceğim. O yüzden dolayı aspect square ve rounded x large diyeceğim. Ve resmin arka planı BG Gray 200 olsun ve relatif bir şekilde olsun. Buraya kadar tamam. Şimdi aynı şekilde şöyle yapacağız. Biz bunun içine tasarımımızı yapacağız. Tasarımımızı yaparken ilk ekleyeceğim şey benim ne olacak? Resmim olacak. Şöyle gördüğümüz gibi bir yapımız oldu. Hemen geliyorum tekrar buraya. Image. Next image'den yine aynı şekilde gelip ekliyoruz. Ve yukarıda diyorum ki bunu src'sine datadan gelen images, ama şimdi çok fazla resim olabilir bir şeyde. O yüzden dolayı şu şekilde söyleyeceğim.
sıfırıncı index nokta URL şeklinde söyleyeceğim. Evet, şöyle bir bakalım. Ne oldu? src with is with ve vesaire bir şey olmadığını söylüyor. Tekrar buraya gelelim. Öncelikle bir tane alt ekleyeyim. Alt eklemezsem yine Chrome'da sürekli hata veriyor. Daha sonra fill diyelim ve kapla diyelim. Bu da işimizi görür diye düşünüyorum. Sonra diyor ki arkadaşım diyor, sen bunu kullanıyormuşsun diyor. Resimlerin diyor tam olarak yolu bu diyor ama diyor ben bunu diyor yapamadım diyor. Bunu daha önce zaten kütüphanesine yüklemiştik diğer projemizde. Yine aynı şekilde bizim bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. npm install Cloudonary değil, Cloudonary Next.js diyelim ve şuradan tekrar yeniden bakalım. Hem yüklemesini yapmamız gerekiyor hem de ne yapmamız gerekiyor? Config dosyamıza şunu eklememiz gerekiyor. O yüzden dolayı ilk başta config dosyama nerede orası? Şunun içine gelip bunu ekleyerek devam edeyim ve aynı zamanda tekrar yukarı doğru çıkayım. Bir de bunun kurulumu için şurada npm install şunu kopyalayayım. Evet, şöyle tekrar durdurdum projemi ve bunu ne yapıyorum? Kuruyorum. Şimdi bunu kurduktan sonra otomatik olarak resmimiz gelecektir zaten. Tekrar geleyim. Buraya da bir class name yazayım bu arada. Büyük bir ihtimal bir iki bir şey eklememiz gerekecek. Öncelikle zaten resim olduğu için resimin köşelerini birazcık bükmek için rounded ve bg cover'ı ekleyeyim. Daha sonra başka bir şeyler zaten yine ekleriz duruma göre. npm run dev diyeyim, tekrar projemi ayağa kaldırayım. Şöyle sayfamı yeniliyorum hemen. Büyük bir ihtimal sorunsuz bir şekilde gelmesi gerekiyor resmimin. Evet, şu şekilde gördüğümüz gibi geldi resmimiz vesaire. Birazcık sanki ne oldu? Büyük bir şeyimiz oldu. Resimlerimiz büyük bir şekilde geldi. Bunları bir klasın içine vesaire almamız gerekiyor büyük bir ihtimal. Yani bunlar birazcık fazla büyük oldu gördüğümüz gibi. Bunu nerede yapabiliriz? Bizim product listimize şöyle bir bakalım. Burada yapalım bunu. Şurada zaten daha önce açmıştım. Burada bir grid yapısı kullanacağımı ve grid calls 1 smd grid calls 2 mdd grid calls 3 lg'de grid calls 4 diyerek her ekrana uyumlu bir şekilde gridlerimi şu şekilde yazıyorum. Evet, güzel. Şu an gördüğümüz gibi 1, şurada bir yerde 2, 3 ve tüm sayfa büyük olduğu zaman artık ne olacak? 4 şeklinde, 4 tane yan yana şeklinde gelecek. Buraya kadar okeyiz. Şimdi gelelim aynı şekilde product karta devam edelim hemen. Şimdi image'imizi ekledik. Bunun altında neler olabilir? İşte sepete at, izleme, sonra işte bir description alanı. Bu alanları teker teker oluşturmamız gerekiyor. Hemen şunları şöyle yapayım. Bunun içinde devam edeceğim. Neden bunun içinde devam edeceğim? Burada border'ımız vesaire var. Border'ın dışına taşımayacağız. O yüzden dolayı tekrar gelip devam ediyorum. Hatta burada mı devam edeceğim? Neyse, bir yerinde emin olamadım. Birazdan tekrar gelir bakarız ona, problem yok. Şimdi şöyle yapalım hemen. Burada div şöyle bir class name diyeyim ve şuraya bir tane bir şey eklemeyi deneyeyim hemen. Nereye geliyor? Bir yerini tespit etmeye çalışayım. Şurada diyor ki K ile ilgili diyor bir hatan var senin diyor. Şurada data, şunu öncelikle bir düzeltelim. Data K itemden gelen ID diyelim ve şurada şu hatayı bir götürelim öncelikle. Şöyle sayfamı büyütüyorum. Product card, evet, gördüğümüz gibi resmin üstüne şu şekilde yazılarım geldi. Bazıları belli, bazıları belli değil. Bunları ne yapalım şimdi? Ufaktan ayarlamaya çalışalım. Şurada bunlar da gözüküyor mesela. Diğerlerinde çok fazla gözükmedi. Resmin şeyinden dolayı büyük bir ihtimal. Koyuluğundan dolayı. Hemen şöyle yapalım. Product şöyle diyelim biz buraya. Diyelim ki öncelikle senin bir absolute yapın olsun. V'de full px6 bottom 5 şöyle
Şöyle bakalım ne oldu ne bitti. Şuralara geldi gördüğümüz gibi. Hemen hemen hepsinde gözüktü gibi bir şeyler oldu gördüğümüz gibi. Burada şöyle yapalım. Diyelim ki opacity 0 ama burada bir grup hover olsun. Ve o zaman opacity'si %100 olsun. Yani üzerine gelindiği zaman %100 olsun. Ve bunun içindeki değerlerim ona göre değişsin. Tabi şu an için yine pek bir şey gelmedi. Bunun içine altına yazacağım şeylerle artık bunu söyleyeceğim. Evet, tamam, opacity 0. Tamam. Şöyle yapalım, tekrar yine aynı şekilde geleyim. Div class name ve diyelim ki flex bir yapın olsun senin. Gap x6 ve justify center diyelim. Buraya kadar tamam. Şunu şuradan silelim. Şimdi ben bunun içine sepete ekle ve aynı zamanda ön izleme ile ilgili butonlar eklemek istiyorum. Bunun için hemen yeniden bir yapı oluşturacağım. Component klasörüne geliyorum. Icon button nokta tsx diyeceğim. Şu şekilde rafce diyeceğim ve icon button'ımı yazacağım. Şimdi bir icon button'da ne gibi özellikler olur? Hemen şurada props'larını ekleyelim bunun. Diyelim ki on click özelliği olacak tabii ki ama zorunlu olmasın ve mouse event handler HTML button element kullanacağız burada. HTML button, evet, element ya da undefined şeklinde söyleyeceğim. Şunu şuradan şöyle küçülteyim. Sonra bir ikon olacak. İkonu nereye eklemem gerekiyor? Tam olarak içine eklemem gerekiyor. O yüzden dolayı şöyle yapalım. React element diyeceğim ki ikon türünde bir şey ekleyebileyim. Sonra bir de class name ekleyelim. Belki farklı bir şeyler yazmak isteyebiliriz. Class name ve bunu da zorunlu olmasın, string diyelim. Ama ikonumuz zorunlu bir şekilde olacak. Tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki ikon şuraya 2 nokta ikon buton props ve buradaki yukarıda tanımladığım arkadaşları da burada ne yapacağım? Teker teker söyleyeceğim. Buraya kadar okeyiz. Sonra burada hemen şunu şuradan siliyorum. Ben burada bir buton kullanacağım. Normal bir buton şöyle ve burada on click eventini kullanmak istiyorum ve on click eventinde yukarıda yazmış olduğum on click'im gelecek. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geliyorum, bir class name diyorum. Burada şöyle süslü parantez cn'yi kullanacağız. Yine cn'nin kütüphanesi var. libulti, onu ekliyorum ve burada tasarımımı yazıyorum. Diyorum ki rounded full. Evet, onu da yazamadık. Rounded full. Yan yana olmaları için ve ortalamak için hemen şunları şöyle ekliyorum. Arka plan şöyle yapalım. Şurada virgül ekleyeceğim. Öncesinde şuraya ekleyeyim. Class name şu şekilde olsun. Yukarıda yazmış olduğumuz class name'i buraya ekledik. Daha sonra border olsun bu arkadaşın. Background to white olsun. Shadow x-large deyip bir gölge verelim. Evet. Şöyle tekrar bakalım. Evet, bunları şöyle tek bir satırda yazmam gerekiyor sanırım. Evet, yoksa şey yapıyor, şeyden çıkıyor. Evet, tamam, şöyle olsun. Shadow LG. Bir de padding verirsem bir de hover ekleyelim ve diyelim ki scale birazcık büyüsün. 110 diyelim. Tamam. Şimdi tekrar gelelim bizim hemen bu product kartımıza. İkonumuzu eklemedik bu arada. İkonumuzda geleceğiz. Nereye ekleyeceğiz? Şuraya ekleyeceğiz. Tamam. Şimdi tekrar hemen buraya geliyorum. Product kart bölümüne. Şöyle hemen geldim. İkon, button ve burada on click işlemini şu an zaten zorunlu değil. Vermek zorunda değilim. Ama zorunlu olan şu an ilk bölümüm, ikon bölümü. Bunun için şöyle yapıyorum. Direkt şurada bir ikon yazmam gerekiyor. Şöyle expand diye bir ikon var. Şeyle birlikte gelen, shotgun'la birlikte gelen. Bunu kullanalım.
ve buna muhakkak size vermemiz gerekiyor ve 20 diyelim. Evet, şöyle tekrar gelip bakıyorum. Şöyle sayfamı bir yenileyelim. Evet, absolute yapı normalde yukarıda relative dedik. Şöyle tekrar bakalım. Şuradaki şu arkadaşa absolute bir z indeks versek z ya da daha rahat görebilmemiz için şöyle bir bg yellow diyelim. Yellow 600. Şöyle yapalım. Şuna da bir renk verelim. Class name eklemiştik madem sana. Text'in gray 100 olsun. Evet, bir şeyin çıkması gerekiyor aslında. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Tasarımda büyük bir ihtimal gösteremedik ama şimdi onu halledeceğiz. Bakalım div absolute, bakın aslında burada ama biz şu an bunları pek göremiyoruz. Şurada bir yerlerde bakın AS'de gördüğümüz gibi burada. Bu da burada ama tam olarak görmedi. Şöyle tekrar geleyim bir bakayım. Nerede? Absolute. Şuna sadece hover desem, grup hover'ı boş verelim. Evet, şu an gördüğümüz gibi oldu. Tamam. Şu grup hover'ı kullanabilmemiz için yukarıda da yine aynı şekilde olmazsa bir yerlere grup söylememiz gerekecek sanırım. Şimdilik şöyle dursun, duruma göre tekrar oraya bakalım. Evet, şöyle tamam. Birazcık bununla ilgili oynayalım. Şu VG Yellow 300'ü şuradan sileyim. Tekrar tasarım nasıl gözükecek bir bakayım. Şu şekilde bir şey geliyor gördüğümüz gibi. Üstünde vesaire hiçbir şey yok. Yuvarlak bir şekilde geliyor. Text, biz buraya ne demiştik? Icon button. BG white demiştik. O zaman oraya BG white dediysem burada daha koyu bir renk söylemem gerekiyor ki ben ikonu görebileyim. Evet, şu şekilde ikonumuzu görebiliyoruz. Tamam. Yeterli bence. Yine aynı şekilde şundan bir tane daha gelip kopyalayayım. Ve bu sefer de ikonum shopping kart ikon olsun. Ve bu şekilde olsun. Şurası neden bozuldu? Şöyle şurayı şundan aynısı ya da şöyle yapalım biz. Şunu şuradan silelim. Şöyle ikon şeklinde. Şunu da şöyle yani kısaltalım, üst şey olmasın. Şöyle olsun. Tekrar geliyorum. Evet, gördüğümüz gibi sepete ekle ve şey butonlarımız okey. Şuradaki şu yazmış olduğumuz test amaçlı şunu silelim. Şunu şuradan şöyle kapatayım. Artık bunlar ne oluyor? Gözüküyor. Tamam. Üzerine geldiğim zaman scale'lerim çalışıyor. Tamam. Normalde buraya grup power ekleyip burayı aslında arka planı beyaz vesaire de yapabiliriz ama çok fazla tasarıma da girmeyelim. O yüzden bu şekilde olsun. Sonra tekrar gelelim. Şurada product kartımızın yazdığı yere bir description alanı oluşturalım. Hemen yeniden bir tane div yazayım ve burada tekrar geleyim, bir tane p ve class name diyelim ve datadan şuraya datadan gelen name, bunu ekleyelim ve bundan bir tane daha yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Datadan gelen kategorinin varsa name'i diyelim. Bunu da şu şekilde söyleyelim. Güzel. Birazcık onları düzeltiriz, zaten problem yok. Sonra tekrar yine aynı şekilde bu div dışında yeni bir div daha oluşturalım. Burada birazcık çalışırız olmazsa üstünde. Burada da neyi söylemem gerekiyor mantıken? Fiyat. Bir sepette olması gereken en önemli şeylerden birisi fiyat. Bunları da ne yapıyoruz? Bu şekilde ekliyoruz. Hemen tasarımımızı şöyle birazcık el yüzü düzgün hale getirelim. Bunun fontu semi bold olsun ve text'i LG olsun ve p class name'ine yine diyelim ki text sm ve gray, tabi bir de text gray birazcık açık olsun.
500 diyelim mesela. Tamam, şu şekilde güzel. Şimdi aynı şekilde şu parayla ilgili olan bölümümüzü birazcık düzeltmeye çalışalım. Bunun için şöyle yapalım. Tekrar geleyim. Yeni bir tane komponent oluşturayım. Ve diyelim ki ya da hiç şimdi burada normalde bir para değerimiz olduğu için bunun formatını birazcık değiştirmek isteyebiliriz. O yüzden dolayı buna bir stil vesaire bir şeyler tanımlamaya çalışalım. O yüzden dolayı tekrar geleyim komponentimin içine e, current, current diyelim. Currency'ydi sanırım. Şöyle bir şey olması lazım. Para şeyler için kullanılan. Şöyle rafçe diyeceğim. Şimdi burada benim öncelikle bir tane props'umun olması gerekiyor. Hemen şöyle bir props ekleyelim ve diyelim ki currency props süslü parantez ve burada bir value değeri olsun, zorunlu olmasın, string ya da number olabileceğini söyleyeyim ve buraya tekrar geleyim. Bu arkadaşları teker teker ekleyeyim. Neydi benim bu arkadaşım yukarıdaki value, öncesinde current props şöyle ekledim, control space ile bunu da buraya ekledim. Buraya kadar okeyiz. Sonra şöyle yapalım. Şimdi bu değer vardır, yoktur, dokunulmuştur, dokunulmamıştır. Bunlar için şöyle yeniden bir tane const tanımlayalım ve diyelim ki diğer taraflarda da yapmıştık zaten, yine aynı mantıkla is mounted ve set is mounted diyelim ve burada use state false diyelim. Tamam. Sonra use effect de bunu şöyle söyleyelim. Set is mounted true şeklinde bunu yazalım ve tekrar geleyim virgül. Evet. Eğer ki bu arkadaş nullsa, o zaman yani bir değer verilmemişse, yani bu para değerine boş olabilir dedik sonuçta. Burada her zaman olmayabilir, belki sonuçta arşivlenenler olabilir, şey olabilir. O yüzden dolayı biz burada ne diyeceğiz? Return null diyeceğiz. Ve tekrar geleceğim, ben burada diyeceğim ki süslü parantez for formatter. Bunun bir kütüphanesi yok da şöyle yapmamız gerekiyor. Hemen daha önce yapmıştık diğer bölümlerde yine. Yani admin bölümünde yapmıştık hatırlarsanız. Ne demiştik? Formatter demiştik. New şöyle tam olarak bunu yapmadık da şu an biz kendi formatımızı yazmaya çalışıyoruz. Ve bunun için şuraya bir para birimi vesaire veya ülke bir şeyler yazabiliyoruz. TR olması lazım. Bundan emin değilim. Sonra tekrar gelelim ve stil diyelim ve burada currency virgül ve currency TL dersem belki olur, yoksa USD dolar şeklinde olanı biliyorum, en azından onu yazabiliriz. Sonra tekrar geleyim, burada formatter'ımı çağırayım ve diyelim ki format ve number value diyelim. Ve burada bunu yanlışlıkla açtım sanırım. Sonra tekrar gelelim, buradaki bu data price kısmında bunu çağırarak yazmaya çalışalım. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki currency, evet, evet bunlar çıkıyor. Şunun ismini öncelikle düzelteyim. Currency ne TL olsun şöyle. Tamam. Diğer isim en azından karışmasın. Sonra tekrar buraya geleyim. Currency TL. Tamam. Şöyle yapalım. Value datadan gelen nokta price diyelim. Şöyle tekrar sayfamı yenileyelim. Hatamıza bakalım. Formatter. Burada diyor bir yerde diyor bir hata yapmışsın sen diyor. Evet, TL olanla da şöyleymiş.
Biz buraya TL yazdık ya, ondan dolayı olmamış. Buraya TR tamam, onlar okey. Buraya sadece TRY yazmam gerekiyormuş. Evet, şu şekilde yazdığım zaman gördüğümüz gibi okey, bir sıkıntı yok bunda. Tamam. Hemen şu aşağıdaki şu fazladan eklemiş olduğum nerede orası? Şu data price'ı silelim. Bunu da bu şekilde product kartımızı yapmış olalım. Evet, şimdi şöyle devam edelim. Öncelikle ben şuradaki şu kursor pointer'ımın olduğu yere bir grup ekleyeceğim. Şöyle sadece bir grup yazacağım. Ve şurada bir tane hover özelliğimiz vardı. Bunu da tekrar grup hover olarak şöyle bir değiştirelim. Evet, şöyle tekrar bakalım. Tamam. Şöyle ikisi en azından toplu bir şekilde geliyor artık. Bu şekilde olsun. Tamam. Şimdi şunu yapacağım. Ben buna tıkladığım zaman burada bir klik işlemi olsun ve başka bir işlem açılsın istiyorum. Yani bir modal açılsın istiyorum. Bununla ilgili öncelikle bir tane modal tanımlamam gerekiyor. Hemen şöyle geliyorum. Komponentler klasörümün içine şöyle yeni bir klasör oluşturayım ve modal diyelim ve modalın içine tekrar geleyim. Modal.tsx diyeyim ve rafc diyeyim. Şimdi yüklemem gereken şöyle bir kütüphane var. Daha önceki projelerimde yüklemiştim yine. Şu. Evet, çıktı zaten direkt. İlk başta bunu yükleyeceğim. Zaten burada hazır arayüzleri vesaire benzer şeyleri var. Bunun içinde bir diyalog ve translation var. Bunları kullanacağım. O yüzden dolayı öncelikle bunu yükleyerek başlıyorum. Hemen şöyle projemi durdurayım. Şöyle bunun kurulumunu yapayım. Şöyle sayfamı büyüteyim. Örneği var mı burada? Burada örnek yokmuş. Şöyle bir bakayım. Çıkarsa eğer bir yerde hızlı bir şekilde örnek, onu kopyalayalım. Drop down, combo fix, tabs. Evet, çok istediğim gibi bir şey çıkmadı. Yani şurada bir tane modal varmış. Şöyle hemen bakalım. Evet, şu şekilde bir modal varmış. Şunu mesela kullanmaya çalışalım. Şöyle yapayım şimdi. Copy diyeyim ya da tamamını kopyalayacak bana bu sefer. Ama yine is open vesaire bu özelliklerin olmasını istiyorum. Şuradaki şu translation, şurayı şöyle translation'dan şu translation'a kadar ki olan bölümü şöyle kopyalayayım. Duruma göre, kendime göre bunu değiştiririm. Ve yukarıda bunun yine aynı şekilde bir kütüphanesi var. Fragment ve use state, şunları da alalım hadi. Ve aynı zamanda yukarı benim use silent'da yazmam gerekiyor tabi bunları yazdığım zaman. Use state olduğu için. Tekrar gelelim. Şuraya use silent diyelim. Evet, şu şekilde ekleyelim. Fragment'ı nerede kullanmışız? Şurada kullanmışız. Tamam. Use state şu an için kullanmadık. Daha sonra ekleriz bunu. Şu şekilde yazalım. Şimdi şöyle hemen birazcık üzerinde çalışalım. Şimdi benim bu modala bazı değerler, parametreler göndermem gerekiyor. O yüzden dolayı hemen şöyle diyeceğim ki interface modal, şöyle yapalım. Buna rahat erişebilmek için yine modal, m'si büyük olsun. Modal props diyelim. Ve şu aşağı taraftaki modalı da yine aynı şekilde değiştireceğim. Tamam. Şimdi bu modal props'umun içine bir tane open değeri ekleyeceğim ve boolean değeri, yani true ve false alacak. On close kapatma için yine aynı şekilde ve şu şekilde bir void işlemi olduğunu söyleyeceğim. Ve bir de children söyleyeceğim. İçini değiştirebilmeliyim rahat bir şekilde. O yüzden dolayı react not diyerek bunu buraya ekleyeceğim. Şimdi şöyle hemen bakalım. Appear show is open diyor. Bizim buradaki değerimiz artık open. As fragment diyor. Bunlarla ilgili bir işimiz yok. On close özelliğine de yine vermiş olduğum on close özelliğini söyleyeceğim. Tabi bu parametreleri biz şu an burada söylemediğimiz için tanımadılar. Öncesinde şöyle tekrar geliyorum. Modal props ve buradaki bu parametreleri burada söylüyorum. Evet, bu arkadaşlara söyledik. On close vesaire bunları söyledik. Geriye ne kaldı? Children kaldı. Şöyle bir bakıyorum. Children'ın mantıken olması gereken yer title burası. Title'ımız hadi aynı şekilde kalabilir. Bir şey yazabiliriz ya da yazmayabiliriz artık. Ya da title'ı komple kaldırabiliriz şöyle. Ama şuradaki şu alanımıza bir şey tanımlayalım. Şurada da yine close modal varmış bu arada. Neyse, tamam, problem yok. Şunu şuradan şöyle sileyim. Şöyle süslü parantez açayım. Ve buna children diyeyim.
Şurada yine bir buton close özelliği varmış. Hadi bunu da ekleyelim ya da bu şeyle bir görünümüne bakayım. Şu şekilde go it thanks diye bir özellik varmış. Bizim buna aslında hiç ihtiyacımız yok. O yüzden dolayı şuradan şunu da kaldıralım. Sadece ve sadece ne olsun, children'ımız burada bu şekilde olsun. İçine bir şeyler ekleyebilelim. Tasarımını beğenmezsek daha sonra değiştirmek istersek duruma göre değiştirebiliriz. Şimdilik modelimizi böyle oluşturduk. Şimdi ben bu model için bir tane açılması için yine, yani daha doğrusu bu modeli kullanarak bir tane shop için yeni bir tane model yazacağım. Ben buraya tıkladığım zaman onun açılmasını istiyorum. Hemen şuraya tekrar gelip ismine Prev model diyelim. Preview model'ın kısaltılması, yani şey olarak Rafce diyeyim şöyle ve ismini Prev model olarak değiştireyim. Şimdi ben burada yine bu kullanmış olduğum model yapısını yine kullanacağımı söyleyeceğim ve bu model'ın bazı özellikleri var, zaten daha önce söylemiştik. Şöyle open diyeceğim. Şimdi şöyle olması gerekiyor mantıken. Open özelliğine benim bir şekilde bunu açmam, kapatmam vesaire bir şeyler söylemem gerekiyor. Bu yüzden dolayı buna bir tane de benim şey yazmam lazım. Use yazmam lazım. Yani diyeceğim ki işte is open'sa şu olsun, değilse bu olsun gibi bir şeyler söyleyeceğim. Onun için şuraya tekrar yeniden bir klasör oluşturayım ve ismine hooks diyelim. Ve bu hooks klasörün içine tekrar geleyim. Use prev modal.ts diyelim. Evet. Sonra bizim burada bir ZooStand kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı, yani durumlar için ZooStand, tekrar geliyorum. Şöyle bunu şöyle kısa yolunu hemen şöyle kurmak için bakıyorum ama göremedim. Neyse. Şunu şuradan şöyle tekrar yapalım. npm install ZooStand ve kullanmak için de şu create'i yine aynı şekilde gelip şöyle yapıştırıyorum. Sonrasında interface. Şimdi biz burada ne açacağız? Preview modal store diyelim mesela. Şimdi biz burada mantıken ne açacağız? Bir tane şey açacağız. Product açacağız. O yüzden dolayı bizim burada bu değerlerimizi söylememiz gerekiyor. En azından type'ını söylememiz gerekiyor. Neyse şöyle yazalım. Diyelim ki yine senin is open özelliğin olsun ve boolean olsun ve data özelliğin olsun ama zorunlu olmasın. Bu da product'ım olsun. Datasına göre getirsin. Daha sonra on open özelliğin olsun. Parantez açayım tekrar. Data product diyeyim ve bunun da void olduğunu, bir şey olduğunu söyleyelim ve on close değerine de yine aynı şekilde diyeceğiz ki void diyerek burada bunu tanımlayacağız. Sonra bu arkadaşların const use preview modal diyelim şöyle ve eşittir create ZooStand'la birlikte kullanmış olduğumuz preview modal store diyeceğim. Şu şekilde parantez açıyorum. Bir daha parantez açıyorum. Set diyorum ve burada durumlarımı artık söyleyeceğim. Şimdi mantıken ilk başta benim is open'ım false olacak. Daha sonra datam tanımsız olacak. On open olduğu zaman işlemim, o zaman data eşittir product. Product'ları getireceksin ve bunları bana set edeceksin. Aynı zamanda is open'ım benim true ve datam gelmiş olacak diyeceğiz. Daha sonra on close özelliğimize yine aynı şekilde diyeceğiz ki arkadaşım bu böyleyse set is open false, yani is open artık kapalı şeklinde söyleyeceğim. Ve en son olarak da ben bu arkadaşı her yerden erişebilmek için export default use preview modal diyerek ne yapacağım? Burada yazacağım. Sonra geleceğim bu modalıma. Aynı şekilde ben buradaki bu değerlere öncelik vereceğim. Şöyle yapalım hemen. Const preview modal, şöyle düzgün yazmaya çalışıyorum const şeyin ismini. Use preview modalı buraya yazalım. Daha sonra const product'lara ihtiyacımız var. Bizim
eşittir use preview modal state olsun ismi, state'in içindeki data diyerek ne yapacağız? Bunu burada söyleyeceğiz. Eğer ki bir data yoksa, yani bir product yoksa, o zaman bana return olarak null döndüreceksin. Ama varsa ne yapacaksın? Burayı yapacaksın ve open değeri artık eşittir üstü parantez preview model is open. Bu şekilde artık bunu kullanabileceğim. Tekrar geleceğim yeniden open, pardon, on close preview model on close diyeceğim. Evet, şu şekilde yazalım. Sonra artık ben buranın içine nasıl bir tasarım istiyorsam bunu burada yapacağım. Şimdi bununla ilgili şu an için herhangi bir şey yapmadık. Vesaire bir şey yapmadık. Şöyle yapalım. Rastgele bir şeyler ekleyelim. Şöyle bir projemi ayağa kaldırayım. Aynı zamanda ben şunu da istiyorum. Bu modala her sayfadan erişebilmeliyim. O yüzden dolayı hemen yeniden şöyle bir tane provider yazacağım. Daha önce biz burada hiç provider yazmamışız sanırım. Diğer projemizde hatırlarsanız yazmıştık. Tüm sayfalardan erişebilmek için bir providers klasörü oluşturup içinde tanımladıklarımı, daha sonra buradaki benim app'imin layout'unda tanımlıyordum. Duruma göre aç kapa yapıyordum. Yine aynı mantıkla yapacağız. Modal provider .tsx diyeceğim. Evet. Sonra rafc diyeceğim ve burada use state gibi şeyler kullanabilirim. O yüzden dolayı use silent diyeceğim. Sonra şuradaki isimleri düzgün yazmamışız, düzeltmemişiz. Neyse şöyle yapalım hemen. Modal provider. Tamam. Şimdi diyeceğim ki ilk başta const yine şunu daha önce yine tanımlamıştık. Yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Is mounted, set is mounted durumlar için bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Use state false. Daha sonra bir use effect kullanacağım ve başlangıçta yine aynı şekilde bu arkadaşlarla ilgili set is mounted true diyeceğim. Eğer ki bu işlem yapılmamışsa o zaman bana return null dönder diyeceğim. Buraya kadar tamam. Eğer ki bir sıkıntı yoksa bana yapacağın şey şu olacak. Preview prev modalı ne yapacaksın? Bana getireceksin diyeceğim. Evet, modal provider'ımızı bu şekilde yazdık. Şimdi bu modal provider'ımızda geleceğiz, ne yapacağız? Bizim ana layout'umuzda tanımlayacağız. Hemen şurada müsait bir yerde bulayım. Navbarın altında, üstünde fark etmez. Şöyle bir yerde diyelim ki gerçi her şeyin üstünde olacak. Şöyle yine aynı şekilde modal provider diyerek bunu şöyle ekleyelim. Buraya kadar okeyiz. Şimdi gelelim artık şuradaki şu arkadaşa tıklandığı zaman bir işlem yapmasına. Product kartımda şimdi benim bu yazmış olduğum modalı kullanmaya çalışayım. Şimdi mantıken benim burada ilk başta bunun bir on click eventini kullanmam gerekiyor ve on click eventine de on preview diyelim mesela. Ve bu on preview'ı da geleyim yukarıda aynı şekilde tanımlayayım. Hemen şurada şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Diyorum ki const on preview. Şu şekilde ne yapacağım? Tanımlayacağım. Burada mouse event handler kullanacağım ve HTML button element kullanacağım. Neden? Çünkü içindeki elementlerden dolayı hata almayalım diye şu şekilde yazacağım. Event olsun ismi. Şöyle süslü parantez. Evet. Burada diyeceğim ki event nokta stop propagation diyeceğim ve burada tekrar diyeceğim ki preview şöyle bunu öncesinde gelip yine burada tanımlamam gerekiyor aslında. Const preview modal eşittir use preview modal diyeceğim. Şu şekilde. Evet. Burada da diyeceğim ki preview modal nokta on open
ve bunun içinde de bir data döndürdüğünü söyleyeceğim. Evet, bakalım ne oldu. Şöyle tıklıyorum. Evet, projem öncelikle bir compile edilmesi gerekiyor tabi. Evet, bir yerde hatamın olduğunu söylüyor bana. Nerede? Is open false. Neredeymiş bu hatam? Bir yerde virgül unuttuğumu söylüyor. Use prev modal ts. Şöyle bakalım. Is open false. Use prev modal is open false. Sanırım noktalı virgül değil virgül kullanın diyor bize. O yüzden şunları tekrar şöyle virgüle çevireyim. Evet, şunu da şöyle virgüle çevireyim. Tekrar yeniden gelip bakalım. Evet, compile tamam diyor. Şöyle tekrar ana sayfama geliyorum. Şuna tıklayalım. Evet, şu şekilde artık modalımız açılıyor. Bir close butonumuzun olmadığını görüyorum. Buraya bir de close butonu açıp aynı zamanda içindeki değerleri ne yapmamız gerekiyor? Yani ben buraya tıkladığım zaman burada ürünün detaylarının açılması ve ona göre göstermem ve close butonu da eklemem gerekiyor. Şöyle yapalım biz hemen. Biz normalde silmiştik bu close butonunu, hatırlarsanız. Biz buradaki şu close butonunu yine aynı şekilde gelip ekleyelim. Ben yukarıdaki değerden dolayı olur dedim ama tam istediğim gibi olmamış madem. Biz bunu nerede yazmıştık? Modalda yazmıştık. Modalda şöyle children'ın altına yine şöyle geleyim ve içinde sadece close yazsın ve burada da close ne yazmıştık? Is close mu yazmıştık? Evet, ne yazmıştım unuttum şu an. On close, pardon. Is close değil. Is open on close. Evet, şöyle yazalım. Tekrar gelelim, yeniden bakalım. Şöyle. Evet, close'a bastığımızda yine ne olacak? Kapanacak. Tamam. Bunun şu sadece şöyle küçük bir class name daha eklemek istiyorum. Başka bir şey eklemeyeceğim zaten. mt6 diyeyim. Birazcık sadece yukarıdan aşağı az bir şey boşluk versin ki şey olmasın, karışmasın çok fazla. Tamam. Yukarı biz artık şimdi tasarımımızı yapacağız. Yani burası açıldığı zaman modalımızda gözükecek olan şeyi söyleyeceğiz ve kullanacağız. Artık product sayfamızı nerede çağırırsak çağıralım. Yani bu provider yazdığımız için artık bu modalımızı bu şekilde kullanabileceğiz. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Biz normalde şu kütüphaneyi yüklemiştik. Galeri diye bir hazırını bulmaya çalıştım ama bulamadım. O yüzden dolayı kendimiz yazmaya çalışacağız. Şimdi bizim burada bir tane Tabs diye bir kütüphanemiz var. Yani bu kütüphanenin bir özelliği var. Şu şekilde bize ne yapıyor? Özellik sunuyor. Burada kod bölümünde nasıl kullanabileceğimizi örnek olarak göstermiş. Zaman zaman buradan ufak tefek kopyalar alarak biz buradaki bu tasarımımızı yapmaya çalışacağız. Hemen komponent klasörünün içine geliyorum. Yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Galeri diyelim. Ve tekrar içine geleyim. Info.tsx. Daha sonra tekrar geleceğim. Galeri.tsx ve galeri tab.tsx diye 3 tane dosya oluşturacağım. Şimdi bunları teker teker dolduralım. Şimdi benim ilk başta galerimde nelerim olacak? Ben buraya toplu bir şekilde resimleri göndermem gerekiyor. Ve tab'da da tek bir tane resim gösterip buradaki bu alanda teker teker göstermeye çalışacağım. Interface diyeceğim. Hemen galeri props süslü parantez, tamam. Sonra images eşittir image, şu şekilde yazacağım. Tamam. Sonra tekrar geleceğim. Süslü parantez 2 nokta props ve buraya image'imi ne yapacağım? Söyleyeceğim. Tamam. Şimdi ben bu kütüphaneyi kullanırken şöyle ufak tefek bunun içinden kopyalar yapabilirim. Şuradan şöyle şunu alayım ve sonra şöyle birazcık bakayım. Şimdi burada bir tab grup var. Yine aynı şekilde tab grubu alacağım ama ben şu an için en üst tarafı istediğim için tab liste kadar ki olan bölüm lazım. Yani şu tab liste kadar gelip alıp kopyalayacağım. Şöyle, daha doğrusu galeri bölümünde tamamını kullanabiliriz. Şöyle yapalım biz. Buradaki tamamını geleyim aynı şekilde kopyalayayım. Daha sonra içinde silme işlemlerini gerçekleştireyim. Sildim şöyle tekrar. Hemen şöyle yaptım. Tamam. Şimdi burada gördüğümüz gibi kategori ile ilgili bir şeyler göndermiş. Yukarıda da verileri vermiş. Biz de benzer bir şekilde yapacağız.
Ama kendim şöyle bunları sileceğim. Yan tarafta dokümantasyondan yine faydalanarak gideceğim. Evet, şöyle şuralara sadece silelim. Aslında ihtiyacımız olan bölüm bu kadar. Şimdi ben şöyle yapacağım. Öncelikle şu tab listi, ya ben grid yapısı kullanmak istiyorum daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bu tab 1'lerden birinin içine girildiği zaman, yani bu tab listlerimin yan yana resimler şeklinde olmasını istiyorum. O yüzden dolayı grid yapısı kullanacağım. Ama ilk başta bunları bir de hizalamam gerekiyor. Hizalamak için de tab listi yeniden bir div içine alacağım. Ve bu div'e birkaç tane class name yazacağım ve diyeceğim ki mx auto mt6 işte normalde hidden olsun, v'de full, lg'de max ve non diyeceğim. Ya da ve max ve 2 2x large diyerek bir de buna boyut vereceğim. Sonra ben bu tab listemde dediğim gibi ne kullanacağım demiştim? Grid kullanacağım demiştim. O yüzden dolayı grid call 4 diyelim ve boşluklar içinde gap 4 diyelim. Tamam, şu şekilde olsun. Sonra ben burada tekrar geleceğim. Image'lerimi burada döndüreceğim ve image map ve parantez açtım ve daha sonra image, şuradan şöyle tekrar parantez. Tamam. Bunun için de artık tasarımlarımı döndürebilirim. Zaten bunun için de tasarımlarımı döndürebilmek için şöyle bir tane div yazayım. Şöyle parantez aç kapat. İçine image nokta Ctrl space yaparsam bir şeyler gelecektir ama gelmedi. Şöyle bakalım. Images. Buraya yanlış mı yazdım? Images map. Tamam, image. Yukarıdaki image'imiz de tanımlı aslında. Type'ı vesaire. Yok, tanımlı değil. Evet, ondan gelmedi. Şuradaki şu image'e type'dan kütüphanesine eklemem gerekiyor. O yüzden gelmedi. Şu an tekrar Ctrl space yapayım. ID'si geldi. Şimdi ben bu prev modalı hemen tekrar gelip buraya galeri bunu eklersem ve buradaki images özelliğine product'tan gelen images'larımı döndürürsem bana otomatik olarak sıkıntı yaratmayacaktır. Bir de key vermem gerekiyor burada benim. Product'tan gelen ID diyerek ya da product'tan gelen ID değil. Product images nokta ID demek daha mantıklı olur. Evet, nokta ID'si yok muymuş? Neyse, product ID diyelim biz şu şekilde. Tamam. Tekrar geleyim, şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Şöyle sayfamı bir yenileyim. Evet, hiçbir şey gelip gitmedi. Şöyle tekrar bakalım. Şöyle bir şeyler yazayım. Tab list. Şöyle şuraya yazayım bir şeyler. Info premodal galeriye ekledi. Şuradaki şu key'i kaldıralım. Key'den zannetmiyorum ama tamam, bir sıkıntı yok gibi. Evet, bir hata da yok. Şöyle şuraya sağ tıklayayım, incele diyeyim. Belki göremiyor olabiliriz. MT2. Evet, şunun içinde şurada bir yerde bir şeylerin olması gerekiyor. Evet, aslında gördüğümüz gibi bakın burada ID vesaire bir şeyler gözüküyor. Tasarımdan dolayı gözükmüyor. Şimdi ne yapacağız? Biz buraya tekrar geleceğiz. Şu tab bölümünde kullanılan tasarımın aynısını kullanarak burada bunu göstermeye çalışacağız. Hemen şunu aynı şekilde geldim, kopyaladım. Şurada benim kullanacağım şeyin ismi tab ve şu kütüphaneden yüklenecek. Ve buraya tekrar gelelim ve bir class name yazalım. Ve burada relatif bir yapı kullanacağımı söyleyeceğim. Flex ve aspect square diyeceğim. Cursor pointer, item center, justify center, rounded md ve bg white diyelim mesela. Sonra tekrar geleceğim. Şöyle bir normal bir şöyle selected diye
bir şey tanımlayacağım. Bu selected nereden geliyor derseniz, bu selected bizim buradaki bu dokümantasyonun içinde kullanılırken, bakın şurada bir yerde olması lazım. Tab'ın içinde tab list. Evet, görebilirsem. Evet, şurada gördüğümüz gibi kullanılıyor. Bu selected'ı yazmamız gerekiyor. O yüzden dolayı yazıyorum ve bunun içinde bir tasarım döndüreceğimi söylüyorum. Şöyle. Parantezle ilgili bir hata oldu. Demek ki böyle değil. Şurada o zaman. Evet, şöyle yazıyorum. Bunun içinde tasarımı döndüreceğimi söylüyorum. Buraya kadar tamam. Tekrar geliyorum. Burada bir div açayım. Ve bu divin içine tekrar geleyim. Bir tane span açayım. Şu şekilde tasarımı buraya ekleyeceğim. Şimdi öncelikle buna bir iki tane props ekleyelim. Öncelikle galeri tab yapalım bunun ismini. Ve tekrar geleyim. Şöyle ismini düzelteyim. Galeri tab oldu. Neyse, problem yok. Interface galeri tab props süslü parantez image eşittir image type'ını yine aynı şekilde ekleyelim. Şimdi ben buraya şey kullanacağım. Resim işlemi kullanacağım. Ama next image kullanırken bana problem yaratacak. O yüzden, yani iki tane image olduğu için, o yüzden şöyle yapacağım. Next image diyeceğim burada. Şöyle. Evet, next image diyeceğim. From next image diyerek şu şekilde de kullanabiliyorum. Ben de şu an bu şekilde kullanacağım. Hemen bu span'ın içine tekrar geliyorum. Yukarıda söylemiş olduğum next image'i söylüyorum ve normal image'miş gibi tekrar geliyorum. src'sine diyeceğim ki image nokta url diyeceğim. Ama ben bu arkadaşları burada tanımlamadığım için hiçbir şey gelmedi. Tekrar gelelim, burada galeri props ve image'imi burada tanımlayayım. Ve şuradan tekrar kontrol edeyim. Evet, değerlerim geliyor. Bir sıkıntı yok. Tekrar geleyim. Altını boş bırakalım. Class name ekleyelim. Object cover diyelim. Ve object center diyelim. Şu şekilde. Şuradaki span'a da yukarıda relatif kullandım özellikle. Burada da absolute kullanacağım ve h full ve full aspect square overflow hidden diyeceğim. Evet, şöyle tekrar gelip bir bakalım ne oldu ne bitti. Şöyle tekrar tıklayalım. Tabi şu an için herhangi bir şey gelmedi. Galerinin içinde hala biz bunu döndürüyoruz. Şimdi tekrar gelelim. Burada şunu şuradan silelim. Ve galer tab diyelim. Ve burada key'ine image'in id'sini olduğunu ve tekrar image özelliğine de image'i söylediğimi söyleyelim. Şu şekilde yazalım. Tekrar bakalım. With height bir şeyler vermen gerekiyor diyor. Resim gelmiş sanırım. Ama diyor with height bir şeyler vermemişsin diyor. Sıkıntı oldu diyor. Hemen buraya şu an kaplaması için sadece fill diyeyim. Tekrar şöyle bir bakalım. Evet, normalde resim vesaire geliyor da gözükmüyor. Bir şeyleri yanlış yere yazdım sanırım. Şurada sanırım hatam. Hidden dedik ya. Şurada bir de şey diyelim biz burada. smd blok vesaire bir şey diyelim. Şöyle yapalım. Evet. Hatamızın sebebi bu. Tamam. Şunu tekrar şöyle sileyim. Burası okey. Şimdi onun dışında hemen tekrar şu galeri tab ya da şöyle yapalım. Öncelikle şu tab gruba bir flex ve şöyle tab grup şöyle yapalım. Tab grup s div diyelim. Burası div gibi hareket etsin. Ondan sonra class name yazabiliyorum. Tekrar geleyim. Diyelim ki buraya flex ve flex call reverse diyelim. Evet, şu şekilde tekrar bakalım. Evet, resimlerimiz şöyle ufaktan geldi. Birazcık sanki değişiklikleri vesaire bir şeyler yapmak gerekiyor belki. Tab bölümüne şöyle devam edelim. Burayı şöyle bir bitirmeye çalışalım. Şimdi biz buraya resimimizi vesaire söyledik. Hemen bunun altına yeni bir tane daha span açalım. Bu span açacağımız bu spanda da seçili mi değil mi?
Bu yüzden böyle üzerine tıkladığım zaman böyle bir şeyler gelmesini istiyorum. Bu yüzden dolayı class name ekleyeceğim ve süslü parantez cn diye bizim kütüphanemiz var. Bunu kullanacağız. Ve tekrar diyeceğim ki burada absolute bir yapı var. Inset 0 rounded md daha sonra ring 2 seçilme şeyi ve ring offset 2 diyeceğim. Şöyle enter atalım. Sonra şu şeyden sonra bir virgül ekleyeceğim ve burada diyeceğim ki eğer ki selected'sa o zaman ring rengi black olsun ama değilse ring transparent olsun diyeceğim. Evet. Şöyle seçtiğimiz zaman normalde bir şeyler oluyor ama class ile ilgili şöyle küçük bir sıkıntımız var. Evet. Resimlerle şeyler tam iç içe birbirine girmedi. Buna hemen bakalım. Şöyle hemen galeri tab bölümüne geleyim. Şurada şimdi biz normalde burada inset 0 dedik. Şuna da sanırım inset 0 dersem ikisi de absolute yapıya eşleyecektir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle tekrar bakalım. Evet, bu şekilde ne yaptık? Bunu da ayarlamış olduk. Güzel. Şimdi bu galerinin aşağı tarafıyla yine aynı şekilde devam edelim. Şöyle tekrar geliyorum. Galeri bölümüne. Şurada tab list, tab panel bölümüne gelelim. Burada şöyle tekrar geliyorum. Şöyle öncesinde şuraya aspect square ve full diyelim. Tekrar burada yeniden bir images döndüreceğim. Şuradan şunu şöyle aynı şekilde gelip kopyalayayım ve şöyle yapıştırayım. Ve şimdi bu aşağıda döndüreceğim şey şöyle olsun. Diyelim ki tab nokta panel. Evet, bu tab panele hemen bir tane key verelim. Ve key'i de image'den gelen id diyelim. Sonra tekrar yine aynı şekilde geleyim. Div şöyle yapacağım. Div class name aspect square relative h full ve full diyelim ve overflow hidden diyelim. Tamam. Evet, şu şekilde bir şeyler oldu. Tekrar geliyorum yine aynı şekilde. Bir next image diyeceğim. Yine yukarıdaki şeyler karışmasın diye. Şu galeri tab'a geleyim. Şunu aynı şekilde geleyim. Kopyalayayım. Yukarı yapıştırayım. Evet, şuradaki yine image'imizde vesaire karışmasın diye next image kullanalım. Aşağı ineyim. Evet, next image. Tekrar şöyle geliyorum. Burada yapacağım şey de aslında şuranın aynısı. O yüzden dolayı şunu direkt gelip kopyalayıp buraya şöyle bir atalım. Evet. Aslında aynı şeyi yaptık gördüğümüz gibi. Ne yaptık? Bu şekilde bunları gösterdik güzel bir şekilde. Bence güzel oldu. Tamam. Şimdi artık bunun altına ne ekleyeceğiz? Infomuzu ekleyeceğiz. Yani bilgilerimizin olduğu geriye kalan her şeyi ekleyeceğiz. Şöyle rafça diyelim. Info olsun ismi ve içine tasarımımızı yapalım. Tasarımımızı bir yandan yaparken görmek için de aynı şekilde gelip buraya ekleyelim. Ama info'nun öncelikle alması gereken props'u söyleyelim. Interface info props süslü parantez datadan gelen product şeklinde söyleyeceğim. Ve bu infoya yine aynı şekilde ne yapacağım? Burada bunu söyleyeceğim. Neden? Çünkü zaten burası resim alanı değil. Ürünün alanları zaten. Yani ürünün geriye kalan bilgilerini burada göstereceğim. Ve burada datamı döndüreceğim. Evet. Şimdi burada artık tasarımımızı yapabiliriz. Şöyle tekrar buraya gelelim. Şimdi galeri images dedik burada. Bunları bir div'e almak mantıklı olabilir. Şöyle yapalım biz. Tekrar geleyim. Şöyle şunu sadece bir div'e alayım. Şöyle. Tekrar geleyim. Şöyle. Evet. Sonra tekrar geleyim. Buraya da bir div alayım. Ve burada da info galeri info şu şekilde gelsin. Ve değeri datadan gelen değer product değerini burada döndüreceğimi
söyleyeceğim. Evet, şuraya gördüğümüz gibi info geldi. Hemen şuraya bir tane class name diyelim. Şimdi aşağıda kullanacağım verilerde şey yapabiliriz. Boyut vesaire bir şey diyebiliriz. Şöyle yapalım sadece. Call span 6 diye bir değer vereyim sadece. Ve bir de mt 6 diyeyim. Evet, şöyle arasına boşluk bıraksın ki güzel dursun. Tamam. Şöyle büyüteyim ekranımı. Tamam. Güzel duruyor bence. Şimdi buraya bilgilerimizi çekelim hemen. Şimdi info için şöyle hemen bir tane tasarım yapalım. Öncesinde şöyle tekrar geleyim. Bir H1 ekleyelim. Şöyle ve burada şöyle datamdan gelen name'i, yani ismi şu şekilde kullanalım. Tamam. Birazcık bunu süsleyelim. Süsleyelim öncesinde class name text 3x large olsun. Font'u bold olsun diyelim. Sonra tekrar yine aynı şekilde bir tane daha div açayım ve burada bir tane p açayım ve bunun içine de current'yi ekleyelim. Bizim current'ci TL'yi ekleyelim ve burada value datadan gelen nokta price, şöyle price diyelim. Evet, ücreti de şu şekilde yazdırdık. Bunun birazcık şöyle büyük olmasını istiyorum. Text 2x large olsun ve text red 600 olsun. Evet, şu şekilde olsun. Tekrar hemen şurada yeniden gelelim. Bir tane hr ekleyelim şöyle ve class name diyelim. my4 diyelim. Tamam. Şöyle bir çizgi ekledik. Hemen aşağısına tekrar geliyorum. Bir tane daha div ekliyorum. Şimdi bu divimde benim size'ım, color'um, çeşitli özelliklerim olacak. O yüzden dolayı flex ve flex call kullanacağım. Yan yana olsun bunlar. Şöyle flex call. Boşluklar için gap kullanalım. Şöyle 3 diyeyim. Başka ne ekleyelim? Hemen altına bir tane yeni bir div ekleyeyim ve bunun class name'ine flex diyelim ve item center bu şekilde yazalım. Sonra tekrar geleyim. Burada diyelim ki h3 içinde size yazsın ve tekrar gelelim. Bir tane div datadan gelen soru işareti ekleyeyim. Size, buna da soru işareti ekleyeyim. Value diyerek size'ı L şeklinde gördüğümüz gibi gösterdi. Şöyle 2 nokta ekleyeyim. Sonra başka şu class name'ine bir de font bold ekleyeyim sadece. Tamam. Ya da diğer tarafa mı eklesek? Neyse, bu şekilde olsun. Tamam, problem yok. Aynısından şöyle şu içindekinden şundan bir tane daha gelip kopyalayayım ve buraya da color diyelim ve şuradaki değerimizi de color olarak düzenleyelim. Evet, bu da tamam. Color'umuzu yazarken yine burada şey yazabiliriz aslında. Bir background color'la yine aynı şekilde gösterebiliriz. Şunu şuradan şöyle silmeyeyim ya da şöyle yapalım. Div class name H6 V6 rounded full ve border gri 600 diyelim ve sonra bunun stiline tekrar bir tane daha süslü parantez açıyorum. Background color 2 nokta, şuradaki şu değerimi buraya yazıyorum. Evet, şu şekilde güzel durdu. Tamam. Sonra tekrar geleyim şuraya. Yeniden bir tane daha div oluşturayım. Şu an için zaten bu bölümü aslında yapmadık. Sepet işlemi, yani daha doğrusu. Daha sonra buraya bir şeyler ekleyeceğiz. Şimdiden sepet için yerimizi koyalım hemen. Flex item center ve gap 2 diyelim. Ve tekrar geleyim. Bir tane buton ekleyelim. Şimdi biz daha önceden hiç buton yazmadık sanırım. İkon buton vesaire var. Şöyle bir bakayım, hatırlamıyorum hiç yazdık mı? Yazmadık. Uy'un içinde bir buton yok. Şey yapabiliriz. Kendi butonumuzu yazabiliriz ya da
Ne yapabiliriz? Şeyden bir buton yükleyebiliriz. Diğer taraftan. Diğer taraftan yani Shotgun'dan. Shotgun'dan biz bir tane buton yükleyelim. Hiç uğraşmayalım. Tekrar bir buton yazmakla. Şöyle geleyim. Buradan şu kod şunu pardon şöyle geleyim kopyalayayım. Evet durdurayım. Şu butonu ne yapalım? Gelip yükleyelim. Evet bekliyorum. Tamam. Şöyle npm run dev diyeceğim. Şöyle projemi tekrar açayım. Evet. Burada diyeceğim ki buton UI buton şöyle içinde bunun add to kart yazsın. Buraya bir tane s shield ekleyeceğim. Ve bu s shield'ı neden ekledik? Çünkü ben yanına bir de ikon eklemek istiyorum. O yüzden dolayı şöyle shopping basket diye bir tane ikon ekleyelim. Şöyle ve buna size özelliği verelim. Yoksa çok gözükmeyecektir. Evet şöyle tekrar bakıyorum. Evet sayfamı yenilemem gerekiyor sanırım. Bir şey gelmedi. Onun dışında başka evet şöyle tekrar bakalım. Nedir? React Children expect only element diyor. Şunu şuradan bir sileyim bakalım hemen. Şöyle tekrar yeniden bir bakacağım. Evet bir şey gelmedi. Şöyle yapalım hemen biz buna. Diyelim ki butonun SCHILD özelliği değil de varyantlarını bir kullanmayı deneyelim öncesinde. Variant defa bundan diyelim. Evet geldi. Tekrar geleyim ben buraya. Şu yazmış olduğum shopping tek basketi tekrar yazalım ve size özelliğine 20 diyeyim. Evet şu şekilde geldi. SShield yazıyorduk diye hatırlıyorum ama demek ki sıkıntı yok. Bu şekilde de önemli olan çalışması. Tamam add to cart. Şöyle. Daha sonra buna bir class name ekleyebiliyorsak hemen şöyle bir class name ekleyelim. Evet buraya mr2 diyeyim. Birazcık aralarına boşluk ekleyeyim. Tamam. Add to cart bu da bu şekilde olmuş oldu. Şöyle sayfamı tekrar yenileyim. Başka bir hata var mı en azından göreyim. Add to cart. Evet. Bunu da bu şekilde eklemiş olduk. Daha sonra buna ne yapacağız? Geleceğiz buradan. On click eventi var bunun. Yazmış olduğumuz on click eventi ile birlikte burada bunu kullanacağız. Tamam. Güzel. Şimdi buraya kadar tamam. Artık neyimiz kaldı? Add to basket kısmımız kaldı. Kategori sayfalarımız kaldı ve bunların detay sayfaları kaldı. Şimdi bunları sırasıyla devam edelim. Evet daha önce yüklemiş olduğumuz Skeleton diye bir komponentimiz vardı. Şimdi bunu kullanalım. Bunu normalde nerede kullanacak? Loading sayfalarında kullanacağız. Hemen bununla ilgili şöyle yapalım. Normalde ben şu app'in içine bir tane yeni bir dosya oluşturayım ve ismi loading.tsx diyelim. Ve direkt hata verdiği için boş olduğu için hemen şöyle rafça yapacağım. Ve sonra şuradaki şu yapımı aynı şekilde gelip buraya yapıştıracağım. Şimdi ben bunun mantıken bir tane Skeleton'un kütüphanesi var. O şunu da ekleyelim. Şimdi mantıken ben bir konteyner yapısı kullandığım için bunu da konteyner şeklinde gözükmesini istiyorum. O yüzden bunu sadece bir konteynerin içine alıp bu şekilde tanımlayacağım. Evet. Şunlardan şöyle birkaç tane daha kopyalayalım. Şu şekilde olsun. Tamam. Şimdi ben bu loading sayfasından yine aynı şekilde benim şuraya mesela ekleyebilirim. Kategoriye ekleyebilirim. Hepsini aynı şekilde eklemeye çalışayım ve sonra bunu görmeye çalışalım. Şöyle aynı şekilde geldim kopyaladım. Kategoriye yine aynı şekilde new file kategorinin içine hemen new file loading.tsx ve yine aynı şekilde daha sonra kategori ID bilgileri yine yüklenirken yine aynı şekilde loading.tsx şu şekilde yazalım. Başka burası tamam. Product için yine aynı şekilde product'ın içine bir tane loading.tsx ve şu şekilde ve tekrar yine aynı şekilde loading.tsx ve yine aynı şekilde böyle yazalım. Tamam. Şimdi bakalım bir şeyler oldu mu? Şöyle sayfamı yeniliyorum. Verilerim çok hızlı bir şekilde geliyor. Tabi
Normalde birazcık böyle sayfamın yavaşlamış olması gerekiyor. O yüzden dolayı şu an npm run dev tekrar yeniden çalıştıracağım. Birazcık ilk başta yavaş çalışıyor ya. O ara bunu görmeye çalışacağım. Şöyle sayfamı yukarıdan bir yenileyim. Bir şey böyle gelip gitmesi gerekiyor. En azından burada bir şey olmadı. Şimdi biz bunu oluşturduk tabii. Şu an çok belli değil. Ama verili az bir şeyler gelip gidiyor. Ee, Şimdi diğer sayfaları yaparken yine karşımıza çıkacaktır zaten. Normalde mantıken bana nasıl bir görünüm gelecek? Sayfam yüklenirken şu şekilde bir görünüm gelecek. O yüzden dolayı şu an için bir sıkıntı yok bence. Bu şekilde kalsın. Hatta şunu yapabiliriz buraya. Sadece buradaki bu yapının gelebilmesi için, yani yapı birazcık benzer bir şekilde olsun isteyeceğimiz için şurada SpaceX vesaire kullanmışız ya. Burada bir grid yapısı kullanabiliriz. Bu grid yapısını biz normalde nerede kullandık? Bizim şu page sayfamızda kullanmıştık sanırım. Bakıyorum, product list değil. Komponentlerime geleyim. Şuradan şu product listime bakayım. Yani şuradaki şu grid yapısını yine gelip bu loadinglerimde kullansam mantıklı olabilirdi aslında. Şu an çok fazla loading oluşturdum. O yüzden tek tek girip de hiç güncellemeyeceğim. Ama bunu aynı şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Neyse, problem yok. Şimdi gelelim diğer sayfalarımızı aynı şekilde oluşturmaya devam edelim. Şunları şöyle kapatayım. Şimdi ilk başta product detail sayfam. Yani şuna tıkladığım zaman karşıma gelecek olan sayfayı yapalım. Bunun için zaten daha önce bir product ve product ID oluşturmuştuk ve bunun içi gördüğümüz gibi boş. Şimdi bizim normalde aslına bakarsanız şöyle tekrar bir daha bir bakayım. Product ID. Şuradaki şu loading sayfasına aslında ihtiyacımız yok. Bunu silelim, pardon. Fazla bir ekleme olmuş. Product'ın içinde product ID'nin içinde page ve loading bize yeterli. Hatta şurada da şuna ihtiyacımız yok. Sonuçta burada bir sayfa oluşturmayacağız. Sadece bunları kullanacağız. Eğer oluşturacak olursak yine aynı şekilde oluşturabiliriz. Şimdi page.tsx'imiz bizim normalde product ID'mizin içindeki, ya product'ın içindeki product ID sayfası. Yani bizim product detail sayfamız. Şimdi bunu güncelleyerek böyle devam edelim. İlk başta şöyle yapacağım. Bu arkadaşın parametreleri yine olması gerekiyor mantıken. Hemen şöyle geleceğim. Diyeceğim ki interface product page props olsun ve diyelim ki params, evet caps lock'sa params, şöyle bir süslü parantez, bir product ID klasör ismi neyse aynı şekilde yazıyoruz ve string diyeceğim. Ve tekrar geleceğim, burada bu arkadaşı tanımlayacağım. Tanımlarken de şöyle yine page props ve buraya da params diyeceğim. Şimdi aşağıda şöyle yapalım. Şimdi ben bu şeyleri çekerken bir await kullanabilirim. O yüzden bu async function şeklinde olsun. Şimdi biz normalde product'larımızı ne yaptık? Şu şekilde getirdik. Yani daha doğrusu hep getirdik. Yani toplu getirdik. Şimdi tek bir tane product getirelim. Bunun için şöyle tekrar geliyorum hemen. Get product.tsx diyorum ve burada bunu yazacağım. Şimdi şu kategorisi şöyle aynı şekilde gelip kopyalayayım, şuraya yapıştırayım ve burada ufak tefek değişiklikler yapalım. Şimdi normalde burası ne olacak? Product olacak tabii ki. Products olacak ve tipi product olacak. Bir tane değer gelecek. Burada şu şekilde yazalım ve bu yine bir ID ve string türde bir ID alabileceğini söyleyeceğim. Bunu galiba Billboard'da yapmıştık. Şuradan şunu aslında direkt kopyalayıp şöyle şuraya yapıştırırsam hiç uğraşmadan daha mantıklı olacaktır. Evet, şimdi ne yaptık biz? ID'ye göre yine aynı şekilde product'ımızı getirdik. Şimdi şu kategoriye şurada ihtiyacımız yok. Bunu silebiliriz. Type olarak sadece o yeterli. Ve ismini de get product. Bir tane getirdiğim için product şeklinde söyleyeyim. Şimdi gelelim burada page sayfamızda bunu kullanmaya çalışalım. Bunun için şöyle yapalım. Stringimizi vesaire söyledik zaten. Şimdi hemen şurada return'ün üstünde öncesinde diyelim ki const product diyelim ve eşittir await get product diyelim. Evet, products değil product ve params'tan gelen product ID ile sen bana verilerimi getireceksin diyelim. Ve sonrasında şunu diyebiliriz. Eğer ki product boşsa, o yani nullsa, o zaman sen bana
hiçbir cevap söylememen gerekiyor ve return null demen gerekiyor. Şöyle baktığımızda hala return null değil. Gördüğümüz gibi product ID vesaire bir şeyler yazıyor. Tamam. Sonra şöyle yapalım hemen. Diyelim ki biz bu arkadaşa şöyle bir div ekleyelim ve tekrar bir class name, background'u white olsun yine. Aslında vermesek bile olur. Neyse, sıkıntı yok. White diyelim. Daha sonra tekrar bir tane div ve burada bunları yazmaya çalışayım. Diyelim ki px4 py10 diyelim. Tekrar içine geleyim. Bir tane div açayım. Ve burada class name diyelim. LG şöyle yapacağım aslında. Ben resimlerimi ilk başta getireceğim. O yüzden dolayı şuraya galeri, evet yanlış yazmış olduğum şu galeriyi, yok gerçi doğru yazmışım. Tamam, galeri tabi yanlış yazmıştım. Evet, daha sonra images diyeceğim ve product'tan gelen images'larım şeklinde söyleyeceğim. Şöyle bir bakalım. Evet, type error falan bir şeyler söyledi. Yukarıda use silent kullanmamız gerekiyor. O yüzden dolayı hata almışız, öyle söylüyor. Hemen geliyorum, use silent. Burada mı kullanacağız gerçi? Evet, şöyle gördüğümüz gibi resimlerimiz vesaire geldi. Tabi birazcık kötü bir şekilde geldi. Benim buraya diğer tarafta yapmış olduğum gibi grid vesaire bir şeyler söylemem gerekiyor. Ben bunu nerede yapmıştım? Product liste yapmıştım sanırım. Yine aynı şekilde geleyim, oradaki class name'e şuradan şöyle gelip kopyalayayım. O şekilde olsun. Şöyle geldim. Evet, şunu şöyle aynı şekilde geldim, kopyaladım. Tekrar şöyle sayfamı yenileyelim. Evet, şu şekilde oldu. Şimdi burada bir error hatamız var. Await fetch, şurada bir şeyler olduğunu söylüyor. Burada bir sıkıntımızın olduğunu söylüyor. Şimdi burada use silent'ı kullandığım zaman olmuyor. Çünkü mantıken buradaki verileri çekemiyor o zaman. O zaman ben use silent'ı başka nerede kullanabilirim? Şimdi şöyle bakalım, loading, bir page sayfası yazdım zaten. Bir yerde use silent'ı kullanmam gerekiyor. OK, get product vesaire. Loading product kategoriye. Şöyle tekrar geleyim, bakayım şu Gallery Images'ta ne kullandım mesela. Şu Gallery Images'a bir geleyim hemen. Neredeydi galeri? Component. Evet, galeri. Şöyle bir bakalım. Use Silent'ı burada kullanırsam acaba bana sorun düzeltir mi? Hemen şöyle bir Use Silent diyelim. Ve tekrar şöyle projeme bakayım. Evet, sıkıntı yok. Bu şekilde bunu da ne yaptık? Çözdük. Güzel. Şimdi bunları bu şekilde getirdiğime göre artık sayfamın geri kalanını yapabilirim. Şimdi galerimizi bu şekilde söyledik. Tamam, okey. Bir de ne getirmem lazım? İşte bilgilerini vesaire getirmem gerekiyor. Bunun için de tekrar şöyle, bunun içinde mi devam etsek? İçinde devam edelim olmazsa. Ama şu grid call yapısını birazcık burada istediğimiz gibi olmadı. Grid calls 3-4 dedik. Biz burada LG'de grid calls 2 diyelim biz bence buna. Birazcık şöyle büyüsün. 4 diyoruz gerçi. 2 desem şöyle nasıl olur? Büyür mü? Evet, böyle daha mantıklı. Şuradaki şu MD vesaire, evet yanlış bir düşünce oldu. Şurası normalde grid calls 1 olsun. Ama LG'ye geldiği zaman grid calls 2 olsun. Hatta bunu şeyde de yapabiliriz. MD'de vesaire de değiştirebiliriz de tamam, sıkıntı yok. Şu şekilde büyük büyük dursun. Şimdi aynı şekilde şuraya ikinci bir div alanı oluşturayım. Burası da grid calls'un ikinci sütunu olacak mantıken. O yüzden dolayı bunun içinde hemen şöyle tekrar info, evet şöyle, ve burada da datasına product diyelim. Use effect, use state vesaire bir şeyler currency ile ilgili bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Yine use silent ile ilgili bir hatamız var. Şimdi currency.tsx'e bir gideyim, hemen şöyle bir bakayım ne oluyor ne bitiyor.
components UI currency. Evet, bunu da şöyle bir veri çekmiyoruz mantıken ve burada da use silent kullanmak bizi çözecektir büyük bir ihtimal. Evet, şu şekilde baktığımızda güzel. Tamam, yan yana geldiler. Şimdi ben burada birazcık boşluk vesaire bir şeyler bırakmalıyım ki güzel bir şey olsun. Bunun için şöyle bakıyorum. Şunun arasına LG'de gap y ekseninde x ekseninde işte şöyle 9'luk bir boşluk bırakayım. Evet, bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Güzel. Başka ne eklememiz lazım buraya? Bunun altına bir de şey ekleyebiliriz aslında. Bizim productlarımızla ilgili işte önerilen productlar ekleyebiliriz. Hemen şöyle yapalım. Diyelim ki const fav product diyelim mesela, eşittir await get product products, evet, çoğul olandan ve bunun içine sorgular yazabiliyorduk, hatırlarsanız bazı şeyleri söyleyebiliyorduk. Mesela kategori ID'sine göre bir sorgu yapmak istediğimi söyleyeyim ve benim product'ımın kategorisinin ID'sine göre bana önerilen şeyleri getirmesi gerektiğini söyleyelim. Şu şekilde yazalım ve bunu da burada aşağıda şöyle tekrar gelelim. Bir tane hr açalım ve class name ekleyeyim. my10 diyelim ve tekrar geleyim. Burada product list şu şekilde ve bunun title özelliği varmış. Favori items ya da işte önerilen ürünler gibi bir şeyler buraya yazabiliriz. Hemen items'ına da ne yazdık yukarı? Fav product. Evet, bir tane bir şey geldi ama pek tasarımı çok istediğim gibi olmadı. Şunun ikisini şuradan keseyim, şuraya atayım. Evet, şu şekilde benzer ürünler aynı şekilde geliyor. Bu telefondan bir tane vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu OneDress'lerden 2 tane olması lazım. O yüzden şöyle OneDress'e gidelim tekrar. Hatta 2 tane de 3-4 tane varmış sanırım. Şu şekilde ne yaptı? Benzer ürünler geldi. Dress bunlar, pardon. Bunun da kategorisinin dress olması lazım zaten. Ne yaptı bize? 4 tane favori item şeklinde bunu getirdi. Şimdi tabii ki şu favori item yazısı burada pek güzel durmuyor. O yüzden bunun üzerinde birazcık çalışabiliriz aslında. Ya da zaten ilk başta hiçbir şey yazmamışız. Bu şekilde bırakmışız. Diğer tarafta da öyle. Ya da hiç uğraşmayalım. Favori item değil de önerilen neydi? Şöyle yazalım. Recent item diyelim biz buna. Öyle olması lazım. Tamam. Recent item. Şu yukarıdakinin ismini de olmazsa recent product diye değiştireyim. Evet. Fark etmez gerçi ama biz sadece ismini şöyle doğru bir şekilde İngilizcesini doğru yazalım en azından dedim. Şu şekilde ne yaptım? Favori recent itemları da böyle getirdim. Güzel. Product detail sayfamda artık tamam sayılır. Sadece add to cart bölümümüz kaldı. Zaten bu da bizim info bölümümüzde. Bunu güncellediğimiz zaman infonun içine her tarafta zaten yine aynı şekilde ne olacak? Çalışacaktır. Tamam. Bir infodakini düzelteceğiz. Bir de zaten buradakini düzelteceğiz ve artık tüm sepet işlemlerimiz çalışmış olacak. Şimdi burayı yaptık. Artık geriye ne kaldı? Kategori detay sayfamız kaldı. Burada filtreleme işlemi vesaire yapıp ona göre bir tasarım ayarlamamız lazım. Evet, şimdi kategori detay sayfamızı yapalım. Şimdi şunlarda herhangi birine tıkladığım zaman ilgili sayfaya gidiyor. Ama sanırım şurada linklerle ilgili bir hata yapmışım. Gördüğümüz gibi başlarına bir işaret koymamışım. Hemen öncesinde şöyle komponentime, navbarıma geleyim. Şöyle bir bakayım. Daha doğrusu menüdeydi sanırım. Şöyle bir bakalım. Hatamın sebebi nerede olabilir? Evet, şunun başına şöyle şunu eklersem ve şuraya şunu eklersem otomatik olarak ne olacaktır? Bu düzelecektir. Hemen şöyle tekrar yeniden bakalım. Bu tamam. Şimdi buraya kadar okeyiz. Şimdi hemen şöyle yukarı doğru geleyim action bölümüne. Şimdi normalde ben burada bir filtreleme işlemi vesaire de yapacağım için o yüzden dolayı get colors.tsx oluşturacağım. Yine aynı şekilde get sizes.tsx oluşturacağım ve bir de get category.tsx oluşturacağım. Yani tek bir tane kategori çektiğim zaman gelmesi gereken veriyi oluşturacağım.
Bunun için billboard'uma şöyle geleyim bakayım. Billboard'umda ID vesaire var. O yüzden bunu gelip alayım, kopyalayayım ve get kategoriye aynı şekilde ekleyeyim. Burada hemen şuranın ismini categories olarak değiştirelim ve buradaki tipimiz de bizim kategori olacak. Evet, billboard'da bir işimiz yok. Bunu buradan silelim ve get kategori diyelim. Ve get kategori şu şekilde ekleyelim. Buraya kadar okey. Şimdi tekrar gelelim get size bölümümüze hemen. Get size içinde bunlardan hangisini kopyalayabilirim? Categories, colors, product biraz karışıktı ya da product. Evet, product'tı sadece. Bunu aynı şekilde gelip kopyalayayım ve şöyle yazalım hemen. Şimdi bakıyorum string şurada benim döndürmem gereken şey. Daha doğrusu pardon, burası olmaz. Vazgeçtim. Kategori ise şöyle aynı şekilde gelip bakalım. Get size için. Çünkü ne yapacağız? Biz birden fazla yine değer çekeceğiz. Şöyle sizes ve burada da size kütüphanesi yine type'ımızı yine ekliyoruz ve ismini get size olarak değiştiriyorum. Daha doğrusu get sizes çoğul olsun yine aynı şekilde. Aynısından bir tane daha kopyalıyorum ve get color'a yazıyorum ve burada da colors API'mize istek atacağımızı söylüyoruz ve get colors ve aynı şekilde ve tipimizin de color olduğunu söylüyoruz. Evet, bu şekilde tüm isteklerimi tek bir seferde halletti. Şimdi gelelim buradaki page.tsx'imize. Şimdi ben burada dediğim gibi bir filtre vesaire yapacağım ama öncesinde karşıma benim bir billboard gelmesi gerekiyor. Ve bu arkadaşın da yukarıdaki şu parametreye vesaire erişmem gerekiyor. Bunun için kategoriyi vesaire yazdık. Şimdi bunları teker teker dolduralım. Hemen geleyim, öncesinde yukarıda bir interface tanımlayarak başlayayım. Ve interface'imde ismi kategori ID props süslü parantez ve params eşittir kategori ID bu dosya ismiyle aynı olmak zorunda, dediğim gibi yukarıdaki şeyi alabilmek için, ve buna string diyeceğim. Ve sonra burada params dışında bir virgül ve tekrar gelip diyeceğim ki search params. Burada da benim sorgularım olacak. Yani color id'ye göre bir filtre yaptığım zaman o yüzden dolayı kullanacağım ve aynı zamanda size id'm olacak ve bunu da aynı şekilde söyleyeceğim. Buraya kadar okey. Sonra tekrar gelelim, bu yukarıda tanımlamış olduğumuz arkadaşları bunun içinde de söyleyelim. Params ve search params. Bunları ekledik. Şimdi hemen gelip şurada çekmemiz gereken şeyleri çekelim. Const sizes diyelim ve eşittir await get sizes. Sonra diyelim ki const colors eşittir await get colors. Bunu da yazdık. Sonra const kategori eşittir await, şurada bir hata almışız. Nerede? Get sizes'ın burada diyor. Bir hata almışsın diyor. Await kullandık. Burada ASYNC kullanmamız gerekiyor. Tamam. Tekrar buraya gelip diyorum ki await get kategori. Şimdi get kategoriyi hızlı bir şekilde geçmiş olabilirim. Şöyle bir bakalım hemen. Normalde bizim bunun içinde bir ID ve string'imiz var gördüğümüz gibi. Yine biz burada bir ID ve bir şeyler vermemiz gerekiyor. ID'mizi de nereden vereceğiz? Params'tan gelen kategori ID şeklinde vereceğimi söylüyorum. Buraya kadar okeyiz. Şimdi hemen şöyle console.log diyelim ve şu kategoriye bir bakalım. Şöyle yazdığım zaman şöyle bir bakalım. Update at phone billboard ID vesaire olduğunu görüyorum. Şimdi ben billboard'umu çekmek istiyorum ama billboard'um buraya dahil değil. O yüzden dolayı bu get kategoride birazcık daha çalışma yapmam lazım. Hemen şundan şöyle bir tane daha kopyalayayım ve şöyle yapıştırayım ve bunun ismi billboards olsun ve bunun ismi de billboard URL diyelim. Buraya kadar tamam. Şimdi burada verilerimizi çekti, tamam, ama bu şekilde olmamasını istiyorum ben. Şöyle yapacağız tam olarak. Const rest demeyelim biz buna. Kategori rest diyelim. Ve şunu silelim, daha sonra bunu tekrar yazarız. Daha sonra const kategori data eşittir kategori
Evet, kategori. Evet, bir şey gelmedi. Şöyle yapalım. Şuna pardon, şöyle yapacağız. Kategori, tamam. Burada diyeceğim ki await kategori res nokta json diyeceğim. Bu okey. Şimdi aynısından bir de billboard için yapacağım. Şöyle gelip kopyalayayım ve değerlerimizi güncelleyelim. Hemen burada billboard res await URL değil bu sefer. Ne diyeceğiz? Billboard URLs diyeceğiz. Daha sonra burada diyeceğiz ki kategori datanın içinden gelen kategori datadan billboard URLs, kategori datadan gelen billboard ID olması gerekiyor mantıken. Şöyle bakalım, billboard nokta ID bu şekilde olur mu acaba? Bir bakalım, deneyelim. Evet, şurada bir şeyler oldu şu an için. Bir bakalım buna daha sonra. Billboard URLs kategori datadan gelen billboard ID değil de şöyle yapalım. Biz bunu şöyle bir yazalım. Duruma göre bakarız. Billboard ID şu şekilde yazmamız gerekiyor. Sonra burada yine aynı şekilde tekrar billboard diyelim ve await billboard res diyelim ve şuradaki ismi billboard data şeklinde değiştireyim. Evet, şöyle bir yazalım bakalım. Şu an için bir şey olmadı hala. Bir şey gelmedi. Hala undefined diyor. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi bunun ikisini birleştirmek istiyorum ben. Hemen şöyle kategori data nokta billboard eşittir billboard data ve return kategori data diyeceğim. Şöyle tekrar bakalım. Evet, şu an billboardumuzun ID'si vesaire çeşitli bilgileri geldi. Billboardumuzun içinde bir image URL vesaire de geldi. Burada billboard ID de geldi. Ben burada şöyle yapsam peki, tekrar bakalım. Billboard ID desem nasıl bir şey olacak? Burada bu olmuyor. Tamam, biz billboard ID olarak söyleyelim. ID'ye sonuçta daha önce de şöyle tekrar gelip bakalım. Burada verisi gelmese de burada bir sorgumda billboard ID geliyor. O yüzden dolayı ben direkt billboard ID diyorum. Ve bu ID ile birlikte ben bunu birleştiriyorum. Artık ne yapacağım? Ben buradaki değerime rahat bir şekilde erişebileceğim. O yüzden dolayı ne yapabilirim artık? Rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Şimdi tekrar gelelim PageText'imize. Ben burada bir konteyner yapısı kullanmak istiyorum. Hemen şöyle bir konteyner yazalım. Ve burada daha önce yazmış olduğumuz, hatırlarsanız, billboard ana sayfada da kullanmış olduğumuz billboard'u kullanacağız. Ve hatta şunu şuradan şöyle keseyim, hiç gerek yok. Evet. Sonra bunun bir data özelliği var. Ve bu data özelliği de benim yukarıda tanımlamış olduğum kategorinin içindeki billboard, şöyle bir yazalım. Evet, şöyle yazarsam bana direkt hepsini geliyor. Ya da billboard nokta image URL yazarsam yine olabilir. Ama bu sefer bir image'in vesaire içine eklemem gerekiyor. Ama benim zaten billboard'un bir data aldığı için direkt bu şekilde ne yapabiliyorum? Tipinden dolayı ne yapıyor? Direkt veriyi yazdırıyor. Şöyle baktığımızda Dires'te farklı bir resim vardı gördüğümüz gibi. Bunun ikisi aynıydı. Öyle yaptım yani ben. O yüzden dolayı sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bir sıkıntımız yok bu konuda. Tamam. Şimdi gelelim diğer taraflara hemen. Şurada hemen geliyorum. Yeni bir tane div yazacağım. Ve diyeceğim ki div şöyle yapalım. Bir yerde biz console.log yazdık. Evet, şunu silelim. Sürekli aşağıda mesaj yazmasın, o yüzden dolayı. Div class name px4 diyelim ve padding bottom ekleyelim şöyle. Padding bottom 24 ekleyelim mesela. Tekrar şöyle geleyim. Bir yandan bakalım, aşağı tarafa birazcık boşluk bırakıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Benim bir tane mobil için filter, bir tane de normal için filter yapmayı düşünüyorum. Şöyle öncelikle bir tane filter diye bir komponent yazalım ve onu burada çağıralım. Hemen şuraya geliyorum. Şuraya tekrar geldim. Filter nokta psx. Evet.
Şimdi biz bu filtre'ı hem color için kullanacağız hem de ne için kullanacağız? Size için kullanacağız. O yüzden dolayı tek bir yerde yazıp duruma göre ihtiyacımız olduğu zaman çağırmak mantıklı olacaktır. Şimdi burası komponent bölümüne değil de şeye de yazabiliriz aslında. Sadece bu sayfada kullanacağımız için buradaki kategori ID'mizin içine de yazabiliriz. Buraya da yazabiliriz. Aslında ikisi de olur. Bir sıkıntı yok. Ya da biz bunu en iyisi mantıklı olarak toplu bir şekilde durmaları için kategori ID'nin içinde yine components diye bir klasör oluşturalım ve bunun için aynı şekilde gelip yazalım. Diyelim ki filter.tsx ve tekrar gelip rafc diyelim. Burada yazalım. Filter şöyle büyük harflerle olsun ve bunu doldurmaya başlayalım. Şimdi bizim filter'ımızda değerler alması gerekiyor. Hemen şöyle yukarıdan aşağı başlayalım. Diyelim ki interface filter props diyelim. Sana göndereceğim bir data değerim olacak ve bu data değerler ya size olacak ya da color olacak diyeceğim. İkisini şöyle ekledim ve bunlar dizi şeklinde olabilir. Name olacak, sana göndereceğim bir tane string olsun ve value k diye bir şey göndereceğim sana. Bu da string olsun diyeceğim. Sonra bu arkadaşları yine buraya hemen gelip ekliyorum. Diyeceğim ki filter props yukarıdaki bu arkadaşları bana getir. Evet, bunları bu şekilde söyledik. Şimdi şöyle yapalım hemen. Bu page sayfamızda yine biz bu filtre'ı bir getirelim. Bir yandan nasıl bir görüntü oluyor hem de onu görelim bir yandan. Bir yandan da tasarımımıza bakalım. Hemen şurada şunun içine diyelim ki bir filter olsun ve sana göndereceğim value k. Evet, gelmedi bu. Tekrar bakayım. Evet, filter birden fazla olduğu için sanırım aklı karıştı. Şöyle tekrar yukarı bakayım hangisini ekledi. Evet, şunu eklemiş gördüğümüz gibi. Tekrar geliyorum. Components filtre ekliyorum. Tekrar bakıyorum. Value key'inde senin işte size id olsun. Tekrar geleyim. Datasında sizes olsun ve name'inde senin sizes yazsın. Evet, şu şekilde yazalım. Şu an için tabii ki bir şey gelmedi. Şimdi burayı doldurucu artık gelecek. Şimdi filter'ımda mantıken bir başlık alanım olacak. Yani name'ime geleceğim, oraya yazdıracağım. Hemen şöyle yapalım. Bu div'i şöyle enter. Şuraya bir class name ve margin bottom 8 diyelim. Ve tekrar geleyim bir tane h3 ve bunun içine name'imi yazayım. Sonra tekrar geleyim bir tane hr açayım ve buna class name'ine my4 diyeyim, yine bir çizgi olacak. Şöyle. Daha sonra tekrar geleyim bir tane daha div açayım ve div class name diyeyim ve bunun içindeki yapılar yan yana olsun. Flex ve flex wrap bu şekilde olsun. Ve bunun içinde de bir data döndüreceğimi söyleyeyim ve data map yapalım ve içindeki değerlerimin ismi filter olsun. Şöyle tekrar bir parantez açayım ve buraya ne söylemek istiyorsam söyleyeyim. Şöyle tekrar gelelim div. Evet. Tekrar div'i kapatayım ve burada da class name şöyle bir süslü parantez. Bunu deneme amaçlı yapıyorum. Şimdi birazdan buraya bir buton eklemek daha mantıklı olacak. Filter nokta name diyelim. Evet, şöyle bakıyoruz. Evet, gördüğümüz gibi tüm filterlerim, benim eklemiş olduğum tüm filterler buraya geldi. K ile ilgili bir hata var, sıkıntı yok. Şimdi ben buraya hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir tane div açayım ve div'i kapatayım ve bu div'e key'ini verelim direkt. Filter'ın id'si diyelim. Sonra tekrar gelelim. Buraya ben buton eklemek istiyorum. Component UI buton şöyle ve bu butonun on click özelliği olacak. On click özelliğine şu şekilde yazacağım. Diyeceğim ki on click şöyle bir bakalım. Bu on click burada böyle değil, düzgün bir şekilde olsun. On click şöyle
ve filter nokta id diyeceğim. Şu c'si büyük olması lazım, öyle biliyorum. Tamam. Allah Allah. Şöyle tekrar yazalım. Böyle yazdığım zaman hata alacağım mı? Yine hata alıyorum. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, bunda bir sıkıntı var. Şöyle yapalım. Önce fonksiyonu tanımlayalım, olmazsa daha sonra bunu yazarız. O yüzden şimdilik şunu sileyim. Şimdilik şöyle bir buton olarak kalsın burası. Tamam, yan yana butonlarım geldi. Şimdi ben bu butonun içine şöyle yapacağım. Tekrar şöyle geleceğim. Diyeceğim ki filter nokta name diyeceğim. Şöyle değerlerim benim yan yana gelecek. Güzel. Tamam. Şimdi bu gelen değerlerime şöyle yapalım. Bir class name ekleyelim yine buraya. Ve şöyle, ve bu class name'in içinde de cn kullanalım. Cn lib ultis şöyle gelsin, duruma göre tasarımı yapayım. Şimdi ben bu cn'de şunu diyeceğim. Arkadaşım diyeceğim. Eğer ki şu olsun, virgül, daha doğrusu şöyle yapacağım. Selected evet, hiçbir şey gelmedi. Şöyle bir selected value diye bir değer tanımlayacağım yukarıda ve tanımlamış olduğum değer eğer selected value ise, yani o zaman seçildiyse, yani bunun rengi değişsin diyeceğim. Bunun için şöyle tekrar geleyim yukarı hemen. Const şöyle süslü parantez, yok pardon, direkt böyle diyelim, selected value eşittir search şöyle yapalım. Const search params use search params diyelim. Tamam. Sonra tekrar geleyim. Const router eşittir use router diyelim. Evet, Next Navigation kütüphanesi ve use silent kullanmamız gerekiyor yukarıda. Use silent. Tamam. Ve tekrar burada gelip diyelim ki constructor, şu search params'ı tekrar burada kullanabiliyorum artık. Search params nokta get value k diyelim. Tamam. Şimdi tekrar buraya gelelim. Burada diyeceğim ki arkadaşım, eğer ki durum buysa, o zaman, yani durum selected value ise, o zaman filter nokta id v işte background red 600 ve text white olsun diyeceğim. Evet. Şu an tabi diğer şeyleri eklemedik, o yüzden dolayı algılamadı, ama birazdan ekleyince bu da ne olacak? Düzelecek. Şimdi ilk başta hemen bir on click eventimizi yazarak başlayalım. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Şurayı şöyle küçülteyim. Şurayı şöyle büyüteyim olmazsa. Hemen şurada diyelim ki const on click diyelim. Eşittir. Bir ID vereceğim sana. Sen bu ID'ye göre bana şu işlemi yapacaksın. Const current olsun ismi. Neydi? Query string nokta parse search params'tan gelen veriyi toString bununla al. Sonra aldığım bu veriyi const query diyelim ve süslü parantez nokta current virgül value k eşittir id şeklinde tanımlayalım. Sonra tekrar gelelim aynı şekilde. Eğer ki if current value k eşitse id'ye, o zaman query value k eşittir null. Şöyle
Ve tekrar gelelim. Const URL eşittir query string nokta string file URL URL window location href virgül ve query diyelim. Tekrar şuraya geleyim. Bir süslü parantez skip null true diyelim. Ve bunlarla işlemler bittikten sonra router nokta push diyerek burayı şöyle içinde bir URL göndererek bunu burada bitirelim. Tamam. Evet, şöyle tekrar bakıyorum. Evet, 10 click eventi vermedik aşağı tarafa. Hemen tekrar buraya geliyorum. Buton 10 click yukarıda yazmış olduğum 10 click'e ekleyeceğim. Şöyle yapacağım. Ops, yazamadık. Tamam. Diyeceğim ki 10 click ve bunun içinde de filter ID diyeceğim. Evet. Gördüğümüz gibi artık seçmiş olduğum, evet, bunu seçtim. Gördüğümüz gibi kırmızı. Tekrar geliyorum. Bunu seçiyorum. Evet, gördüğümüz gibi kırmızı. Şimdi bunun normalinde bir class yapısı vesaire bir şeyler olduğu için şeyinde böyle oluyor. Biz şunun varyantını değiştirelim. Daha iyi bir görüntü alabilmek için. Varyantına bunun default kullanıyoruz zaten. Link yapısı kullansak şöyle nasıl olur? Evet, şöyle daha mantıklı. Tamam. Ya diğerinin class name ile birazcık çakışma yaşıyordu. Şu an gördüğümüz gibi hiçbir çakışma yaşamıyor ve güzel de bir görüntü oldu. Bence böyle ideal. Bununla biz şimdi ne yapmış olduk? Hem color'u hem de şeyi yapmış olduk aslında. Bunun için şöyle yapıyorum tekrar. Aynısından geliyorum. Bir tane daha kopyalıyorum. Ve burada da color id colors'umuzu çağırıyoruz. Ve burada da diyeceğim ki name'inde colors yazsın. Evet, şu şekilde filtremiz tamam. Evet, güzel durdu bence. Bunu istiyorsak tabii ki yuvarlaklara falan vesaire çevirerek birazcık daha uğraşabiliriz ama hiç gerek yok bence. Şu an için okeyiz bence. Sonra gelelim. Bu sonuçları benim bir şekilde döndürmem gerekiyor. Şöyle bir sayfamıza bakalım. Şöyle banner size bu şekilde söyledik. Sayfamızı aslında ikiye vesaire bölebiliriz. Ya da direkt altında vesaire devam edebiliriz. Çok fazla tasarımla uğraşmak istemiyorum. Tekrar geleceğim. Zaten yeterince uğraştım. Şöyle hemen tekrar geleceğim. Margin top 6 LG col span 4 diyelim. Sonra şu arkadaşa da mı acaba bir col span versek ya da grid işlemi vesaire bir şeyler uygulasak mı? Şöyle yapalım biz. Evet, bakıyorum şöyle. Şöyle tekrar geleyim. Olmazsa şöyle yapalım. Calls. Buraya da geleyim tekrar. Şöyle diyelim. Yan yana olsunlar en azından ya. LG'de grid olsun sen. Ve işte LG'de grid calls 5 diyelim. Dörtlük alanı bu kaplasın. Birlik alanı bu kaplasın. Ve LG'de gap x8 diyelim. Evet, gap 3 4 neyse şu şekilde olsun. Evet, şunu şuradan kapatalım diyeceğim ama bu zaman da bir div fazla mı oluyor? Şöyle mi olacak? Bakalım. Evet, bir div karmaşası oldu şu an. Hemen şöyle bir bakıyorum. Sen burada dur. Sen bunun içinde dur. Şöyle bir tane daha div ekleyeceğim. Evet, şöyle bakıyorum. Evet, şu şekilde oldu. Ama ben bu şekilde olmasını istemiyorum. Şundan şöyle bir tane daha geliyorum hemen. Bir tane daha div yazıyorum. Ve bunun ikisini şöyle şuraya alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Artık bunlar alt alta. Burası da artık ürünlerimin olacağı yer şeklinde olsun. Tamam.
Bunlar birbirini etkilemiyor da güzel bir şekilde oldu. Şimdi yan tarafa artık ürünlerimizi çekelim hemen. Şöyle tekrar geleceğim, diyeceğim ki product yazmış mıydık? Şöyle bakıyorum. Evet, product'larla ilgili herhangi bir şey yazmadık. Şöyle hemen yukarı doğru çıkıyorum. Şurada bir yerde const product diye bir şey tanımlayalım. Hatta products diye. Ve tekrar gelip diyelim ki await get products çoğul olandan hemen şöyle tekrar geliyorum. Kategori ID'sine göre getireceksin. Bu sana veri params kategori ID'den geliyor. Virgül. Color ID'ye göre getireceksin. Search'ü paramsı color ID'den geliyor. Size ID'sini getireceksin. Bu da search params size ID'den geliyor diyeceğim. Sonra tekrar geliyorum aşağı tarafa doğru ve burada süslü parantez products nokta length diyelim, eşitse daha önce sıfıra, daha önce zaten yazmıştık. Şundan şöyle yazalım. No result, bir kayıt bulunamadı yazsın. Tamam. Evet, şu an gördüğümüz gibi no result found yazdı. Herhangi bir kayıt yokmuş sanırım bununla ilgili. Tamam, sıkıntı yok. Bunlar seçili ya, otomatikman atıyor. Bir kayıt yokmuş. Şöyle yapalım. Hemen şuradaki fon'a tıklayalım. Fonda ürünüm yok. Shoes'da ürünlerimin gelmesi gerekiyor aslında. Şöyle tekrar bakalım. Gerçi no result'u yazdık daha. Ne yapmamız gerekiyor tekrar benim burada? Şöyle div diyelim ve burada şöyle süslü parantez ve bir product map diyerek verilerimizi ne yapacağız? Döndüreceğiz ve burada ne getirmek istiyorsak söyleyeceğiz. Şöyle item diyelim ve şöyle bir parantez açayım ve daha sonra product cart ve burada bir key itemin id'si ve tekrar bir tane daha data itemin itemin bir şey yok, sadece item diyeceğiz. Sonuçta burada data tüm itemi ne yapıyordu, bize döndürüyordu. Şu şekilde yazarsam evet, gördüğümüz gibi bunlar geldi. Dires'e bakalım. Dires birazcık daha kalabalık bende. Evet, şu şekilde geldi. Tabii ki biz bunları bu şekilde kullanmayacağız yine. Bizim daha önce burada, yani bunun için yazmış olduğumuz bir yapımız vardı da nerede yazmıştık? Yine aynı şekilde gelip o stili kullanalım. Hatta bu stilleri normalde birer şeylere çevirmek her zaman daha mantıklı, sürekli çağırmak. Ama şu an yani bunları aslında toplu bir şekilde bir const yapıp hepsini ihtiyaç doğrultusunda çağırmak daha mantıklı olabiliyor çoğu zaman. Biz öyle bir şey yapmadık ama yapılabilir tabii ki. Şöyle bakayım, hemen yerini hatırlamaya çalışacağım. Component galeri, bu galeride kullanmış mıydık? Şunun gibi bir şeydi de olmazsa kendimiz yazacağız zaten. Product card, product list. Evet, şu product listteki şu grid yapısını yine aynı şekilde kullanayım ki birbirlerine birazcık benzesin diye, o yüzden dolayı. Tekrar gelip class name şöyle gelip yazalım. Evet, güzel. Bunlar da geldi. Detail'ımız zaten yine aynı şekilde çalışıyor. Sepet ekleme işlemimiz kaldı. Onun dışında başka ne kaldı? Şu yapılabilir. Mobilde bu gizlensin vesaire bir şey yapılabilir ama bence çok da gerek yok. Bu kadar bunun için yeterli bence. Şimdi artık sepet işlemlerimizi yapalım ve şuraya da bir sepet bölümü ekleyelim ve itemlerimizi sepete atıp sipariş işlemini tamamlamaya çalışalım. Evet, şimdi sepet işlemlerimize hemen başlayalım. Öncelikle bir tane hook yazarak başlayacağım. Use cart.tsx diye şu şekilde hemen oluşturayım. Ve hemen buna bir tane props yazalım. Ve diyelim ki cart store olsun ismi, süslü parantez ve items product süslü parantez tekrar ve add item, yani eklendiği zamanki durum için şöyle bir tanımlama yapalım. Data product diyelim yine aynı şekilde.
Tamam, tipini ekledi ve eşittir void diyelim ve remove item, yine bir id'si olacak ve türü string olacak silme işlemi için ve hepsini temizlemek için bir de remove all, herhangi bir parametre almasına gerek yok ama void olacak diyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra burada standart bir tsx dosyası yazmayacağımız için ve bir durumla ilgili bir şeyler yazacağımız için şu şekilde devam edeceğim. Use state create zoo stand. Şunu şu şekilde yazıyorum ve bunun içine doldurmaya başlayacağım. Şöyle yapalım. Parantezler karışmasın. Evet, şundan tamam. Şimdi bu arkadaşın içinde şöyle diyeceğim hemen. Persist diye bir güvenlik şeyi var. Zoostand'ın middleware'ı. Bunu aynı şekilde gelip ekliyorum. Daha sonra cart store, yukarı yazmış olduğum ve bunun içine bir set ve get ekliyorum. Ve daha sonra şu şekilde bir parantez, üstü parantez. Burada diyorum ki items ve birden fazla olabilirler diyor. Sonra add item diye bir şey tanımlayalım. Ve burada diyelim ki data product. Sonra bu işlem yapılırken kontrol etmemiz gereken bazı şeyler var. Öncelikle const current items diyelim ve eşittir get items diyelim. Ve sonrasında const exiting items, yani aynı item'den varsa o zaman ben bir kontrol yapıp ekleme işlemi vesaire bir şeyler yapmam gerekiyor. Yani aynı o yüzden dolayı bunu yazıyoruz ve diyorum ki buraya item ve item id eşitse data id'ye bana o zaman şöyle if exiting item ve bana burada bir hata mesajı yazman gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi daha önceden biz yine şey kullanmıştık. Yine aynı şekilde toast kullanmıştık. Yine aynı şekilde bunu kullanmak istiyorum. Bunun ayarlarını daha sonra yapacağız. Yani gösterilmesi gereken yerleri vesaire. Şimdilik en azından şunu yükleyelim. Hemen kullanmaya başlayalım. Şu yukarı aynı şekilde bu kütüphaneyi ekleyeyim. Ve burada yazmaya devam edeyim. Return toast item already kart desin. Sonra tekrar gelelim buraya. Set eğer ki şöyle tekrar nokta get nokta items virgül data şeklinde yazalım. Sonra eğer ki bir sıkıntı yoksa o zaman bana bir toast success dönder. Item add to cart desin. Tamam. Burası tamam. Şimdi aynı şekilde remove cart bölümünü yapalım. Şimdi şurası bunun şöyle başlangıç yeri, şuradan enter atayım daha rahat görebilmek için. Evet, buraya remove item diyelim. Ve tekrar bir id ve türünün string olduğunu söyleyeceğim ve burada içeride işlemlerimi yapacağım. Diyeceğim ki set items eşittir get items filter item şöyle item id eşit değilse id'ye o zaman bana ne yapacaksın? Toast success item removed diyeceksin diyelim. Evet, bu şekilde silme işlemini yapacağız. Şu parantez nereden geldi? Şöyle yapalım. Şu parantezin olması gereken yer şurası olması lazım. Tamam. Evet. Sonra tekrar gelelim remove all kısmına. Remove all. Yukarıda yazmış olduğum gibi yazalım. Remove all. Tamam. Şunlara virgül ekleyelim. Tamam. Remove all'da da diyeceğim ki şöyle set items süslü parantez
Burada şuradan virgül ekleyelim. Evet, bu şekilde ne yaptık? Hepsini items'la boşa çevirmiş olduk. Sonra bunlarla işimiz bittikten sonra şunu diyebiliriz biz burada. Parantezimize şurada olması lazım. Tamam. Burada şöyle bir süslü parantez açacağım ve burada diyeceğim ki bu verileri name kart, hatta şöyle yapalım, kart stroge şeklinde tutsun ve stroge, evet şöyle S'si küçük bir şekilde yazalım. Tamam. Ve diyeceğim ki create JSON stroge diyerek bunu ne yapacağız? Lokalde tutacağımızı söyleyeceğiz. Ve lokal stroge diyerek bunu bu şekilde yazacağım. Buraya kadar tamam. Bir hatamız yoktur umarım. Şimdi birazdan zaten bunu test edeceğiz. Bir hatamız varsa düzeltiriz. Şimdi hemen bunlarla ilgili öncelikle navbarımıza bu alanımıza ekleyerek devam edelim. Hemen geliyorum komponent bölümüme. Evet, nav kart nokta tsx diyelim ve şu şekilde rafc diyeyim. Evet, bunun için yazalım. Şimdi ben bunu şöyle navbarıma da eklemek istiyorum hemen. Zaten içine bir parametre vesaire bir şey almayacak. Sadece geleceğim bunu burada navbar navkart şöyle ekleyeceğim. Şuraya bir yere gelmiş olması gerekiyor. Sayfamı şöyle yenileyim. Yeni çalıştırmıştım, o yüzden gelmemiş olabilir. Sonra şunlara ihtiyacım var. Yine aynı şekilde geleyim bunu yazayım. Evet, şuraya bir yere geldi. Yeri pek düzgün değil sanırım. Bakarız ona şimdi. Şunları yine aynı şekilde şöyle gelip kopyalayayım. Sonra bu arkadaşların bazı kütüphaneleri var. Onları ekleyelim. Bir de use silent'ı yukarı ekleyelim. Sonra use router'ın da yine bir kütüphanesi var. Next navigation'ı yine aynı şekilde ekleyelim. Navkart burada aşağıda olmuş. Şöyle tekrar gelip bir bakacağım. Nereye ekledik? Navbar'a ekledik. Şu menünün tam altına eklersem sanırım yan tarafa gelecektir. Tamam. Şimdi ben bu navkartı hemen bir class ekleyerek devam edeceğim. Şöyle yapalım. Class name ml auto deyip diğer tarafa alayım ve item center ve gap 2 diyelim. Tamam. Sonra tekrar burada bir buton koymak istiyorum. O yüzden dolayı burada şöyle bir buton, UI butonu ekliyorum. İçinde şöyle Shopee Back diye bir ikon olsun. Ve size olsun 20 diyelim mesela. Evet, şu şekilde geldi. Şu nav kartı şuradan silebiliriz. Tamam. Sonra aynı şekilde bu arkadaşın içinde şöyle bir span olsun. Ve burada da 2 yazsın mesela. Ve buna birazcık class name ekleyeyim. Ve diyelim ki ml2. Tamam. Buraya kadar okey. Sonra tekrar şöyle yukarı çıkayım. Şu an için kartımızda herhangi bir şey yok zaten. Herhangi bir şey eklemedik ama en azından şu şimdiden hazırlayalım. Cons kart use kart diyelim. Ve şöyle ekleyelim bunu. Ve aşağıda da 100 kartta hatamız varmış 17. satırda. 17. satıra şöyle bir gelip bakalım. Product'ın burada diyor bir hata var diyor. Evet, ChatGPT ile ben hızlı bir şekilde düzelttirdim. Şu şekilde düzeldi. Siz de şöyle göstereyim size de. Çok fazla videoyu aramakla vesaire uğraşmak istemiyorum. Çünkü video saati dolmak üzere. Yani 12 saati geçmemesi gerekiyor. Yoksa YouTube'a yükleyemiyorum. İkiye bölmek zorunda kalıyorum. Şu şekilde düzelttim. Hemen şu şekilde bunu ayarlamış olduk. Şu an kartta 2 yazıyor. Hemen gelip bunu burada ekleyelim. Burada diyeceğim ki karttan gelen items'ların length'i diyeceğim ve buraya bu değeri yazacağım. Şu an için zaten hiçbir değerimiz olmadığı için lokalde vesaire direkt bize 0 olarak yazdı. Artık ekledikçe ne olacak? Verimiz buraya gelecek. Şimdi bir de şunu ekleyelim buraya son olarak. Ben buraya bir on click işlemi yapacağım. Yani ben buraya tıkladığım zaman sepete gitmesi gerekiyor bunun. O yüzden dolayı router nokta push ve gideceğin yön senin kart sayfası olsun diyeceğim. Şu an için tabi böyle bir sayfamız yok. Ne yapacağız bu sayfayı? Hemen geleceğiz app klasörünün içinde pages'ın içine yeniden kart bu şekilde oluşturacağım ve bu kartın içine de page.tsx diyeceğim ve rafc diyeceğim
Ve bu sayfam artık oluşmuş olacak. Evet. Tamam. Şimdi artık bu sayfamızın tasarımını yapabiliriz. Hemen yine şöyle tekrar geleyim. Şu yapıyı yine aynı şekilde kullanacağım. Tekrar geleyim. Şuraya yapıştırayım. Buraya kadar tamam. Yine bu arkadaşların şeyleri eklenmesi lazım. Kütüphaneler eklenmesi lazım. Şöyle use silent, use kartı ekleyerek başlayayım. Use state, use effect, use router. Evet, bunları teker teker ekliyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim buranın tasarım işine. Hemen şurada tekrar geliyorum. Bir container'la yine kullanacağım. Container'ımı ekledim. Tekrar geleyim, bir tane div atayım. Ve bu div'e şöyle bir class name ekleyelim. py16 diyeceğim. Sadece, başka bir şey demeyeceğim. Bir tane h1 olsun ve shopping kart desin. İşte class name text 3x large olsun sadece. Tamam. Sonra tekrar geleyim. Bir tane daha div açayım. Bu div'de hemen şöyle bir div class name diyelim. mt12. Sadece boşluk vereceğim. Başka bir şey eklemeyeceğim. Tekrar şöyle geleyim. Ve burada tekrar bir div class name diyeyim. Ve burada diyelim ki call span 7 diyelim. Ve şurada da şöyle yapalım. LG grid call 12. Ve burada da LG'de burası call span 7 olsun. Bu şekilde söyleyelim. Yan tarafına vesaire bir şeyler eklemek istersek bu şekilde rahat bir şekilde ekleriz en azından. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Sonra tekrar geleceğim. Burada ben kartlarımı döndüreceğim. Yukarı kütüphanesini getirdik zaten. Card items nokta map, daha sonra item ve şu şekilde yazacağım. Parantez açıyorum tekrar ve burada döndürmem gereken şeyleri söyleyeceğim. Şöyle tekrar bir tane div açayım ve divimi kapatayım. Şöyle dursun. Tamam. Şimdi biz burada döndüreceğimiz şeyde nelerimiz olacak, işte itemlerimiz vesaire bir şeyler olacak. Tabii şu an için oluşturmadık. Öncelikle olmazsa sepet ekleme işlemiyle başlayalım ve sonra bu sayfalarımıza aynı şekilde devam edelim. Evet, şimdi benim normalde mağaza sayfamda, hem burada detay sayfamda hem de şuradaki alanlarda bir sepete ekleme işlemim var. Şimdi ne yapacağız? Aynı işlemi yapacağız ve daha sonra kopyalayacağız. Hemen şu şekilde diyorum ki const cart use cart diyeceğim. Eşittir use cart. Tamam. Sonra tekrar diyeceğim ki const on add cart ve süslü parantez ve diyeceğim ki cart add item data. Evet. Sonra geleceğim buradaki bu butonuma, on click eventine, hemen yukarıda yazmış olduğum şeyi söyleyeceğim. Neydi onun ismi? On add the cart. Tamam. Bu tamam. Şimdi yine aynı şekilde geleyim, şu arkadaşı buradan kopyalayayım ve product kartı da yine aynı şekilde yukarı bunu yapıştıralım şöyle ve yüz kartı şöyle ekleyeyim. Şimdi bizim normalde aşağıda şöyle bir şeyimiz olduğu için buna göre uydurmak daha mantıklı olacak. Çünkü bir event vesaire var. Hemen şundan şöyle gelip kopyalayayım. Şunun ismini şöyle değiştireyim. Yapacağı işlem şu. Şunu da şuradan şöyle gelip düzelteyim. Ve şuradaki şu gereksizi artık sileyim. Ne olacak? Bu şekilde olacak. Buraya kadar tamam. Sonra geleceğim yine aynı şekilde on click eventi ve yukarıda yapmış olduğum işlemi ne yapacağım burada söyleyeceğim. Şimdi hemen bakalım. Buna bastım. Evet, basamadım sanırım. Evet. Use silent ile ilgili bir hata var diyor. Hangi satırda? Info satırında. Hemen gelelim yukarı, bir use silent ekleyelim. Use silent. Tamam. Tekrar gelip bakalım. Evet, bir tane eklemiş. Şimdi şöyle tekrar geleyim yeniden. Buna hemen şöyle basayım. Add to cart diyeyim. Evet, 2. Şöyle bunu detay sayfasına ekleyeyim. 3. Gördüğümüz gibi artık ekleme işlemimiz başarılı. Şimdi artık ne yapacağız? Bizim normalde burada hangi sayfadaydı? Page sayfasında şöyle bir yapı yapmıştık. Şimdi hemen bu kartın içine geçeceğim. Diyeceğim ki components diyeceğim ve bunun içine tekrar cart item.tsx diye bir yapı yapacağım ve değerlerimi bunun içinde döndüreceğim. Hemen şöyle bunun ismini düzeltelim şöyle.
Evet, kart item. Tamam. Hemen buna bir interface ekleyerek devam ediyorum. Diyeceğim ki kart item props üstü parantez data olacak ve product döndüreceksin diyeceğim. Tamam. Sonra bu arkadaşları hemen gelip buraya ekleyeceğim. Diyeceğim ki işte tamam, data ve kart item props buraya kadar okey. Sonra bizim bu sayfamızda mantıken bir silme işlemi olması gerekiyor. O yüzden dolayı hemen gelip şunu şu şekilde yazalım. Use kart ve daha sonra const on remove diyelim ve eşittir şu şekilde yazalım. Daha sonra kart nokta remove item ve datadan gelen ID şeklinde söyleyelim. Buraya kadar tamam. Şimdi hemen burada bir tasarım yapacağız. Yapacağımız tasarımda diğer tarafta döndüreceğiz. Burada şöyle Lee yapısı kullanalım. Diyelim ki işte Lee'nin class name'inde şunlar bunlar olsun diyelim. Sadece flex desem şu an için bence yeterli. Bir de sadece border B ekleyeceğim. Şöyle tamam. Hemen tekrar geliyorum, bir tane div açayım ve bu divin içine de image next image ekleyelim ve burada fill diyelim. Onun dışında src ekleyeyim şöyle ve data nokta images bütün resimleri getirmesin, bana sıfırıncısının URL'ini getirmesi gerektiğini söyleyelim. Hata almamak için yine altımızı da ekleyelim. Bir de object cover ekleyebiliriz buraya. Tamam, şöyle object. Evet, neden gelmedi? Tamam, neyse. Şuraya hemen şöyle bir tane şey ekleyeyim. Class name relative diyeceğim ve h24 ve 24 diyeceğim ki resimler fazla taşmasın. Daha sonra rounded md ve overflow hidden diyerek taşanı da bu şekilde gizleyelim. Şuna tekrar yeniden bir daha bir geleyim. Class name object cover, tamam, geldi. Şunu da böyle eklemiş olalım. Sonra hemen bu divin dışında yeni bir tane daha div açalım ve burada da diyelim ki işte çok tasarıma önem vermeden şöyle icon button diyelim ve daha sonra burada bir on click işlemi olacak ve yukarıdaki on remove olacak. Daha sonra içinde bir tane x işareti olsun ya da şöyle yapalım, icon diyelim. Bizim ikon buton diye zaten tanımlamış olduğumuz bir şey var sanırım. Şöyle tekrar gelelim, bir daha bir bakalım. Bunun içinde ikon özelliği var zaten. Burada şöyle x, evet, şöyle x diye bir tane ikon var. Bunu kullanalım ve size'ına 15 diyelim ve bu ikonu da şurada bir yerde kapatalım. Tamam. Şöyle bunu da yazmış olalım. Başka işte price'ın name'i, onun gibi çeşitli özelliklerin olması gerekiyor. Tekrar şöyle bir tane daha div açayım. Buraya bir tane p ekleyeyim. Datanın name'i diyelim. Class name flex relative. Tamam, şöyle bir şeyler olsun işte. Data name. Daha sonra data color name. Data size name, bu şekilde ve bir de datanın price name, price olsun, yine aynı şekilde data price diyelim. Hatta bunu şeyle de kullanabiliriz. Currency ile de kullanabiliriz. Şey şeklinde yazsın. Currency TL ve tekrar buraya gelelim. Value değerine datadan gelen price diyelim. Evet, bu arkadaşları şimdi tekrar gelelim bizim bu page sayfamızda bir döndürelim. Diyelim ki cart item. Şimdi bizim buna bir data vermemiz gerekiyor yine. Şöyle gelelim. Burada key'ine söyleyelim ki itemin id'si ve tekrar gelelim. Diyelim ki data item diyelim. Evet, şu şekilde bakalım. Şimdi buna da gelip tıkladığımızda evet şu şekilde gözüküyor. Bence yeterli. Çok da fazla tasarımla hiç uğraşmayalım. Sadece şöyle olmazsa bir tane boşluklar ekleyelim biz buna. Gap 24 diyeyim mesela, ne olacak? Evet, şu şekilde güzel. Tamam, hatta şuna da ekleyelim bir tane. Tamam, şöyle olsun. Tamam. Şu gap 24'ü burada sadece birazcık azaltayım. 5 yapayım.
Tamam, şöyle bir şeyler oldu. Tamam, yeterli bence. Onun dışında şimdi bizim buradaki silme işlemimiz çalışıyor mu? Hemen basalım. Gördüğümüz gibi çalışıyor. Kart kısmımızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bunun yan tarafına summary diye bir bölüm yapalım hemen. Tekrar geliyorum komponentimin içine. Tekrar geldim new file summary.tsx diyelim. Rafc diyelim. Summary bölümünde mantıken neler olması gerekiyor? İşlemin son durumlarının olması gerekiyor. Total price gibi çeşitli özelliklerin olması gerekiyor. Şimdi total price'ımızı hesaplayalım. Çok fazla detaya girmeden hemen şurada sadece const total price diyeceğim ve eşittir. Benim itemlerimin olması gerekiyor tabi mantıken. Öncelikle const items eşittir use karttan gelecek bu değerler ve diyeceğim ki state'den state olsun ve state items diyerek bunun değerlerini almaya çalışalım. Tabi bunları alırken yine aynı şekilde benim yukarıda ne demem lazım? Use silent demem lazım. Onun dışında total price hemen diyeceğim ki items'tan gelen değerleri reduce et. Daha sonra bunları total ve item olarak söyleyeceğim ve tekrar geleceğim. Burada diyeceğim ki return total eşittir, daha doğrusu artı number item'ın price'ları diyerek tüm değerleri totalde toplatacağım. Ve sonra en sonunda şuraya bir tane 0 yazalım ki değerimiz varsayılı olarak o gelsin. Sonra tekrar gelelim biz buraya. Hemen şöyle currency TL diyelim ve buranın value değerine benim yukarıda yazmış olduğum total price'ı ekleyelim. Şimdi bu total price'ı da hemen şöyle ne yapmıştık? Call span 7 yapmıştık. Şöyle diyelim hemen burada. Call span 7 div. Burada 12 demiştim. Div class name. LG call span 5 dersem otomatik olarak yanında yer alacaktır. Şöyle 5 diyelim. Ve bunun içine de şöyle summary'yi ekleyelim. Evet, gelirse summary tamam. Şöyle yazalım. Tamam. Evet, şuraya geldi. Sayfamı büyüttüğüm zaman yan tarafa gelmiş olması lazım aslında. Neyse, tasarımda birazcık ufak tefek sıkıntılarımız var gibi. Problem yok. Şöyle yapayım, tekrar bakayım. LG şunlara büyük bir ihtimal flex dersem yan yana geleceklerdir. Flex şuraya da flex dersem sanırım evet, fazla flex dedik sanırım. Şuradaki şu flex'i kaldıralım. Evet, normalde geldi. Şuradaki flex'i de kaldıralım. Sadece aralarına şöyle olmazsa bir gap 8 diyelim. Ve şunun background'una yellow 300 diyelim. Şu şekilde olsun. Tamam, çok fazla uğraşmayacağım. Evet, burada gördüğümüz gibi artık toplamlarında vesaire burada görebiliyoruz. Summary'nin altına bir tane de buton ekleyeyim hemen. Şöyle tekrar geliyorum. Bir tane şöyle buton. Evet, şöyle buton ekliyorum ve diyeceğim ki on click eventine on check out diyeceğim ve burada check out yazsın butonda. Sadece herhangi bir ayar vesaire pek fazla bir şey yapmayacağım. Sadece şunu yazabiliriz aslında. V full diyelim. Bir de şunu ekleyelim. Disabled özelliği eşittir items nokta length eşitse 0'a diyeceğim. Yani 0 ise otomatik olarak bize göstermeyecek. Şimdi hemen aynı şekilde gelip şu checkout bölümünü yapalım. Şöyle yukarı doğru çıkayım hemen. Şurada bu arkadaşı tanımlayalım. Const on checkout eşittir async şöyle ve şöyle süslü parantez ve burada benim yapmam gereken şey burada bir istek atmak. Yani ne yapacağım? Bir API ayarlamam lazım. Attığım API ile atacağım istekle birlikte siparişimi tamamlamam lazım. Evet, artık siparişimizi tamamlayıp projemizi bitireceğiz. Evet, şimdi sipariş bölümüyle devam edeceğiz. Bunları öncelikle bir API'ye kaydetmem gerekiyor. Yani veri tabanıma kaydetmem gerekiyor. Bunun için şöyle yapacağım. Order diye bir model oluşturacağım. Hemen ben şöyle daha önce oluşturduğum videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum.
Ve bir de order item diye yeni bir tane daha şey oluşturacağım. Şu şekilde bunları yazacağım. Sonra buradaki bu arkadaşlar ilişkilerini yapacağım. Şöyle size şu şekilde göstereyim. Bir store'umuz var, order item'ımız var, yani sepetteki işlemlerimiz, ödendi mi ödenmedi mi, default'u false, telefon ve adres bölümümüz, daha sonra oluşturulma tarihi ve burada da ürünlerimizle ilgili nelerimiz var, gördüğümüz gibi itemlarımız var. Şimdi hemen bundan ilişkilerini yapalım. Burada gördüğümüz gibi şöyle bir alanımız var, store to order. Hemen yine aynı şekilde store bölümüne giriyorum. Bu arkadaşı buraya ekliyorum. Şöyle kopyalayayım. Şundan şöyle bir tane alayım. Şu şöyle ve buranın ismi order ve buranın ismi de order şeklinde olacağını söylüyorum. Bu tamam. Hemen tekrar aşağı doğru geliyorum. Tekrar yeniden bakıyorum. Başka ne gibi ilişkimiz var? Burada başka bir ilişkimiz order item bölümünde gördüğümüz gibi var. Bir de şurada böyle bir ilişkimiz var. Zaten bunların ben ilişkini yaptım. Bunun ilişkini bir de product'ta böyle bir ilişkim var. Hemen product'a geliyorum ve bu alanı da aynı şekilde gelip ekleyeceğim. Hemen product'ım burada. Ekleyeceğim alanın ismi order items ve tekrar geleceğim buraya, diyeceğim ki order item. Evet, bu şekilde bunun ilişkini de yapıp projemi durdurup hemen diyeceğim ki npx prisma db push. Evet, order bölümümüz okey, şimdi veri tabanımız. Şimdi şöyle tekrar burayı bir yenileyelim. Gerçi kapatıp tekrar açmam gerekebilir. Şöyle bir daha bakalım. Evet. npm run dev. Şöyle durduralım. Yes. Prisma Studio. Evet, şöyle gördüğümüz gibi alanlarımız geldi. Güzel. Şimdi devam edelim hemen. Şimdi bu ödeme yöntemi olarak Stripe kullanacağız. Bu yüzden dolayı Stripe'da bir hesap açmanız gerekiyor. Hesabınızı doğrulamanıza gerek yok. Ben de öncelikle doğrulanması gerektiğini zannediyordum ama bir hesabınız olması gerekiyor. Normalde size şöyle bir sayfa gelebilir. Bu sayfayı şu şekilde kapatabilirsiniz. Ya da şifremi unuttum yaparak tekrar giriş yaparsanız bu hesaba aynı şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Sonra tekrar buradan geliyorum, New Account bölümünden yeni bir tane API için yeni bir bölüm oluşturacağım ve ismi Ecomerge olsun. Country'si fark etmez. Create an account diyerek bunu oluşturacağım. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geliyorum burada. API Key for Developers diye bir bölümümüz var. Ve burada bize API Key veriyor. Buradaki Publish Key kısmı bizi ilgilendirmiyor. Secret Key kısmı bizi ilgilendiriyor. Ama öncesinde Environment dosyasına gelip bununla ilgili bir dosya açmam gerekiyor. Dosyamın ismi şu olsun. Stripe API Key ve eşittir diyelim ve burada şuna tıklıyorum. Bana burada yeni bir tane verdi. Bunu ne yapıyorum? Buraya yapıştırıyorum. Tamam. Bununla işimiz bitti. Sonra hemen bununla ilgili bir API yazalım. Şu an mağaza kısmındayız, yani admin paneli kısmında yazacağız. Daha sonra ne yapacağız? Store kısmında bu API'ye yönlendirme yapacağız yine aynı şekilde. API'nin içine yine aynı şekilde, Store ID'nin içine yine aynı şekilde tekrar geliyorum. Check out diye bir dosya ve onun içine de root.ts diye bir API dosyası yazıyorum. Şimdi yukarıdan aşağı bunları teker teker yazacağız. Öncelikle benim bir de bağlantı ayarı yapmam gerekiyor. Nasıl Prisma DB'yi şu şekilde bağladık, aynı şekilde Stripe'ı da böyle bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Bunun için stripe.ts diyeceğim ve bunun içine yazacağım. Diyeceğim ki ilk olarak Stripe'ı yüklemem gerekiyor. Tabi hemen geliyorum, npm install, durdurdum projemi, bunu yükledim. Daha sonra import şurada vardır sanırım ya. Bakalım. Evet, şunu aynı şekilde gelip alacağım. Şöyle. Daha sonra export const stripe eşittir new stripe diyeceğim. Ve parantez içinde process environment nokta buraya ne yazdıysam isim olarak yine aynı şekilde gelip onu yazıyorum ve sonuna ünlem atıyorum ve virgül diyeceğim. Tekrar parantez ekleyeceğim. Süslü parantez. Bunun bazı özellikleri var. API versiyon gibi mesela 2 nokta koyup şöyle yaptığımız zaman geliyor. Gelmezse de zaten bu API versiyonu şuradan bulup yazabiliyorsunuz. Nerede? Home API Developers
overview sanırım. Evet, şurada gördüğümüz gibi versiyon bilgimiz yazıyor. Sonra tekrar geliyorum yine aynı şekilde. TypeScript okey miyiz? Buna okeyiz, true diyoruz. Evet, bağlantı dosyamız tamam. Şimdi aynı şekilde benim bu bağlantı dosyasını buraya eklemem gerekiyor. Ve aynı zamanda bu kütüphaneye de yine ihtiyacım var. Hemen bunu yazdım ve import Stripe. Evet, neden gelmedi? Şöyle tekrar bakalım. Süslü parantez. Şöyle bakalım. Const Stripe bir sıkıntı olmaması lazım. Import ts export const Stripe tamam. Tamam, kendimiz yazalım olmazsa. Stripe from daha sonra burada tam olarak konumunu söyleyeceğiz. Bunun için şöyle şunu açalım. Lib daha sonra Stripe diyeceğim. Tamam. Sonrasında benim Prisma DB'ye ihtiyacım var. Onu yazmam gerekecek. Onu otomatik olarak ekler zaten ve şuna ihtiyacım var. Bu benim ne işime yarayacak? İzinler için bunu kullanmam gerekiyor. Aslına bakarsanız bu tek başına yeterli olmuyor. Nextconfig dosyasında da ufak tefek ayarlar yapmamız gerekecek aslında. Şimdiden biz yine de bunu aynı şekilde gelip ekleyeceğiz. Hemen şuraya diyorum ki export async function ve türü options olacak ve herhangi bir parametre olmayacak ve tekrar şöyle gelelim. Evet, şöyle diyeceğim ki return next response nokta json parantez aç, üstü parantez aç, virgül headers, yukarıda yazmış olduğum course headers'a buraya bir izin vereceğim. Tamam. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki export async function. Bizim normalde ne işlemimiz olacak? Post işlemimiz olacak. Şöyle tekrar yazayım. Post diyelim ve bunun içinde bir request olacak. Hemen yani bir request göndereceğiz. Request diyeceğim. Onun dışında virgül parametreler olabilir. Ne gibi parametreler? Mağazamız gibi. Params diyeceğim. Tekrar geleceğim. Süslü parantez. Params diyeceğim. 2 nokta store id ve bu türünün string olduğunu söyleyeceğim. Tamam. Sonra göndereceğim değer şu olacak. Products id olacak. Şöyle hemen gelip tanımlayayım bunu. Const products id diyeceğim. Bunu nerede göndereceğim? Product id diyelim, hatta şöyle yapalım. Product id böyle kullanalım. Şimdi bunu biz nerede göndereceğiz? Sepet işlemlerimiz vesaire bitti. Checkout tuşuna bastığımız zaman bu değeri orada göndereceğiz. Şimdiden sadece söylüyoruz. Evet, rec.json diyerek buradaki verileri alıyorum. Sonra diyorum ki bu veriyi bir kontrol ediyorum. Sen bana bir products id göndermişsin. Okey. Bu boş mu? Var mı yani? Ya da bu products id'nin length'i sıfırdan büyük mü diyeceğim. Yani sıfıra eşit mi diyeceğim daha doğrusu. Daha sonra da tekrar burada diyeceğim ki return next response işte products id is required diyeceğim. Yani bu olmazsa olmaz arkadaşım diyeceğim ve status kodu döndürelim şöyle bir tane de status ve 400 diyelim buna. Tamam. Onun dışında tekrar buraya geliyorum. Diyeceğim ki bu işlemlerde bir sıkıntı çıkmadıysa products diye bir tane şey tanımlayayım ve diyelim ki await prisma.db nokta product nokta find many parantez açıyorum. Süslü parantez ve burada diyorum ki yukarıdaki gelen arkadaşları bir kontrol edelim. Hemen where id süslü parantez in product IDs diyerek bunu yazıyorum. Sonra hemen şöyle tekrar geliyorum. Şöyle bir özellik var. Bunu da kopyala yapıştır yapacağım. Const line diye stripe checkout station create params diye bu şekilde bir parametreleri vesaire alabilmek için ne yapacağız? Bunu kullanacağız. Sonra
Yukarıda yazmış olduğumuz bu product'ları bir for ile döndüreceğim ve isminin product olduğunu söyleyeceğim ve şu şekilde yazacağım. Sonra yukarıda yazmış olduğum şu line items'ı buna ne yapacağım? Push edeceğim. Tekrar parantez, süslü parantez ve burada durumları söyleyeceğim. Quantity 1, daha sonra price data, şöyle işte currency, işte bizimki neydi? TRY idi. Aynı şekilde TRY yazalım. Daha sonra diyelim ki product data, süslü parantez, name product nokta name diyelim. Sonra tekrar şöyle gelelim. Virgül unit amount diyelim ve 2 nokta product nokta price to number diyeceğiz. Bunlar normalde API'nin zorunlu olarak istediği şeyler, yani şeyin. Biz de aynı şekilde ne yapıyoruz? Bunu yazıyoruz. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geliyorum. Const order eşittir await prisma db nokta order nokta create. Yani bu işlemleri yaptın. Okey. O zaman sen bana ne yapacaksın? Bir data oluşturacaksın. Ve bu oluşturduğun datada params nokta store id virgül. Daha sonra diyeceğim ki is paid false virgül. Order is paid neden false dedik? Eğer ki ödeme tamamlandıysa o zaman güncelleyeceğiz ve true yapacağız. Ama şu an için ilk başlangıçta false olarak olacak. Daha sonra order items, hemen burada bir create kullanacağım ve diyeceğim ki product ids nokta map ve bu arkadaşlara sen bana getirirken tekrar product olarak getir ve hatta product id olarak getir ve türleri string olsun diyeceğim. Ve burada diyeceğim ki şöyle tekrar bir parantez, süslü parantez ve bunun içinde ne gibi şeyler döndüreceksem söyleyeceğim. Mesela diyeceğim ki product 2 nokta süslü parantez tekrar connect id product id diyerek bunlara bu şekilde söyleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra en son olarak bir conversation işlemi yapalım ve diyelim ki await stripe nokta checkout nokta sessions nokta create, yani Stripe'da bir oturum açacağız. Bunun için yukarıda yazmış olduğumuz line items modu payment olacak şu şekilde. Daha sonra billing adresi var bunun, required diyeceğim. Sonra telefon number özelliği var. Buna da diyeceğim ki enabled true diyeceğim. Bunu da ekleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra şöyle bir success URL diye bir şeyimiz var. Bunu ekleyeceğiz. Virgül. Daha sonra canceled URL'imiz var. Yine aynı şekilde bunu ekleyeceğiz. Virgül. Sonra metadatamız var. Hemen bunu ekleyeceğiz ve burada da order id eşittir order'dan gelen id şeklinde söyleyeceğiz. Sonra bunlarla son olarak işleri bittiği zaman bana return next response nokta json süslü parantez url 2 nokta session nokta url bu şekilde söyleyeceğim. Ve tekrar bir tane parantez açacağım. Headers bölümüne course headers diyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi mantıken benim buradaki şu URL'imizi ayarlayalım hemen. Bunun için tekrar environment dosyasına geleceğim. Burada tanımlayacağım. Burada hemen şöyle gelip diyelim ki front end URL diyelim mesela. Ve eşittir. Şuradan şöyle gelip kopyalayacağım. Evet. Şunu aynı şekilde gelip kopyalayayım. Ve buraya 3001 diyeceğim. Tamam. Benim 3001'de çalıştığı için burası admin, store 3001'de çalıştığı için 3001 diyorum. Tekrar buraya aynı şekilde geleceğim. Şu tırnakları değiştirelim. Şöyle yazalım. Diyelim ki eğer ki success URL için, eğer ki işlem başarılı bir şekilde bittiyse process nokta environment'ın içindeki
Frontend URL, bunu da işte frontend URL ve işte evet, şurada bir parantez karmaşası olmuş, bir saniye şunu şöyle düzeltelim. Frontend URL slash kart sayfasında, bir zaten kart sayfasında işlemimizi yapıyoruz ve diyeceğiz ki success eşittir 1. Yapar mıyız şu an için bilmiyorum ama mesela success eğer 1 ise ne olur, ilgili sayfaya yönlendirir, işte sayfada yeni bir şey açtırılır, böyle bir şeyler yapılabilir parametreye göre. Bu şekilde ne yapabiliriz söyleyebiliriz, yani parametreden bunu yakaladıktan sonra işlem başarılı gibi bir şeyler yaptırabiliriz. Sonra yine ya da işte diğer işlemlerimizi, işte işlem tamam okey başarılı, o zaman ne yapacaksın, işte session'ları temizleyeceksin, çerezleri temizleyeceksin ve şeyi bitireceksin şeklinde bir işlem yapılabilir. Şimdi aynı şekilde gelip bunu kopyalıyorum ve şöyle yapıştırıyorum. Ve burayı da aynı şekilde error diyerek bunu da böyle yazıp bitiriyorum. Evet, root sayfamız tamam. Şimdi onun dışında biz bu Stripe'ın çalışması için bir de şeye ihtiyacı var bunun. Şöyle webhooks'a ihtiyacı var. Bunu yapmamız gerekiyor, yoksa çalışmıyor. Bunu öncelikle dosyasını oluşturayım. Yine direkt API'nin içine aynı şekilde gelip oluşturuyoruz. Direkt dizine yani. Webhook. Bu şekilde oluşturuyorum. Ve bunun içine de bir tane root.ts diyorum. Tamam. Şimdi buraya tekrar geliyorum. Testin local environment diyor. Tıklıyorum. Ve burada birkaç tane adım var gördüğümüz gibi. Şimdi bizim bunu kullanabilmemiz için öncelikle Dovlan CLI'dan bunu indirmemiz gerekiyor. Ben daha önce de indirdim zaten, sadece şu an size göstereceğim. Buradan hangisini istiyorsanız indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra nasıl kullanacağız? Şimdi biz bu inen dosyayı hemen şöyle göstereyim. Windows için göstereceğim. Diğer sistemlerde biraz farklı olabilir. İndirilen dosya tam olarak bu. Bunun üzerine çift tıkladığınız zaman şöyle bir ekran açılıyor ve hiçbir şekilde çalışmıyor gördüğümüz gibi. Ve aynı zamanda bilgisayarınızda bir antivirüs programı varsa otomatik olarak bunun çalışmasını etkiliyor. Peki biz bunu nasıl çalıştıracağız? Şu an benim bulunduğum dizin Dovlan Stripe bilmem böyle bir klasör. Buraya tekrar geliyorum ve cmd diyorum. Bana bu sayfayı cmd olarak açıyor. CMD olarak açtıktan sonra bakın dizinin neresiymiş? C user'ın içindeki Stripe bilmem ne, işte tam olarak Dovlan klasörüm. Bunun içindeki Stripe exe'yi çalıştıracağım. Diyeceğim ki stripe.exe. Şimdi bundan bir tane hazır buraya kadar gelmişken bir tane daha açayım. Bundan iki tane ihtiyacımız olacak çünkü adımlarımızı yaparken. Burada da yine aynı şekilde çalıştırayım. Bunu daha sonra tekrar getireceğim zaten. Şimdilik şu yan sayfada dursun bu. Şimdi biz bunu yazdık. Okey. Sonra buradaki adımlarımıza gelip bakalım. Burada diyor ki Stripe login. Hemen bundan yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum ve Enter'a basıyorum. Burada diyor ki arkadaşım diyor, ben sana bir tane page açacağım diyor. Ben yeni bu sayfada açsın diye oraya tıkladım. Tekrar Enter'a basıyorum. Bana direkt şu şekilde bir giriş yapıyor. Sen diyor arkadaşım diyor, bu API'ye izin veriyor musun diyor. Evet diyorum. Allow access diyorum ve iznimi koparıyorum. Hemen buraya tekrar gelirsek Stripe sayfamızda nerede? Bakın burada completed dedi. Şimdi aynı işlemi bunda da yapmamız gerekiyor. Tekrar geliyorum burada. Dikkat etmemiz gereken nokta buradaki localhost kısmımız. 3000 diyerek burada ne yapıyorum? Yine aynı şekilde bir secret key oluşturuyorum. Bu secret key'i buradan aynı şekilde gelip Ctrl C ile kopyalıyorum. Ve environment dosyama gelip bu secret key'imi hemen ne yapıyorum? Saklıyorum. Diyelim ki Stripe webhook key şöyle olsun ve eşittir diyelim. Bunu da buraya yapıştıralım. Şimdi tekrar gelip adımımıza baktığımızda bu da tamam. Şimdi bizim bu ne işimize yarıyor? Şimdi bu sayfayı bu şekilde kullanıyoruz. Kapatmıyoruz bunu, tamam mı? Bu yani tamam okey, biz bunu buradan çalıştırdık. Şu an bu bize bir sunucu hizmeti sunuyor. Şimdi ben başka bir ikinci konsol sayfasını da buradan bu şekilde açtım ki, yani ikisini de açtım ya, buradan işim bittikten sonra, yani webhook dosyasındaki root dosyasını doldurduktan sonra API'm çalışıyor mu çalışmıyor mu, bununla birlikte tetikliyorum. Tetikledikten sonra almış olduğum sonuç 200 mü 400 mü 500 mü, gelen cevaplar doğrultusunda API'mda iyileştirme yapmam gerekiyorsa, webhook'ta iyileştirme yapmam gerekiyorsa bunun iyileştirmesini burada direkt yaparak devam ediyorum. O yüzden dolayı bunu bu şekilde ikisini aynı anda açtım. Şimdi tekrar gelelim hemen bizim
buradaki hook dosyamızın yazımına. Şimdi root dosyasına yine aynı şekilde geleyim. Şu yukarıdaki arkadaşların bazılarına ihtiyacım var. Şöyle hepsini hatta gelip kopyalayayım. Sonra ben burada zaten mecburen bir post işlemi yapacağım. EASYNC function post. Ve bu postun bir regi olacak. Yani request'i ve request diyeceğim. Sonra diyeceğim ki const body eşittir await reg'den gelen text'i bana alacaksın. Text geliyormuş ve const signature eşittir headers next headers parantez açıyorum. Daha sonra diyorum ki get şu isim önemli stripe signature şöyle gelip kopyalayacağım. Evet. Sonra buraya da diyeceğim ki as string. Tamam. Sonra tekrar geliyorum. Burada let event stripe nokta event diyeceğim. Tamam. Tekrar geldim. Bir try evet, try catch yani şöyle birlikte gelsinler. Daha sonra bu try'in içine diyeceğim ki event eşittir stripe nokta web hooks nokta şundan evet bu tamam. Tekrar parantez açıyorum burada. Ve diyorum ki arkadaşım senin içinde body olabilir. Signature olabilir. Ve process environment'tan gelen neydi bizim bu arkadaşın ismi? Şu. Bu olabilir diyorum. Ve sonuna bunu atıyorum. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar burada diyorum ki error'a bir tip verelim. Any ve şurada da return new next response webhook error ve mesajımızı yazdıralım ki daha sonra bir hata aldığımız zaman rahat bir şekilde görelim. Sonra eğer ki bir sıkıntı olursa da sen bana 400 kodunu vereceksin diyelim. Buraya kadar okeyiz. Tamam. Başka neyimiz kaldı? Şimdi tekrar geliyorum burada. Bir const şöyle bir parantezlerimi bir kontrol edeceğim bir saniye. Tamam. Const station eşittir event nokta data nokta object as stripe nokta checkout nokta session diyeceğim. Sonra yine aynı şekilde const adres eşittir session'dan gelen customer customer details'ın içindeki adres. Bunu da yine aynı şekilde söyleyeceğim. Hatta şu session'a da şöyle bir tane şey atalım. Sıkıntı olmasın. Tamam. Tekrar geleyim yine aynı şekilde. Const ya bunları şu an uzun yazmayacağım. Şöyle direkt kopyalayacağım yine bir dokümantasyondan. Şöyle direkt göstereyim. Evet. Adres component, line 1, city, postal code, country bunları bu şekilde ekleyeceğim. Ve bir de bu gelen verileri şu şekilde filtreleyeceğim ve virgüllerle ayıracağım. Birleştireceğim yani bir nevi. Sonra tekrar burada geleceğim. Diyeceğim ki if event nokta tip eşitse check out session completed olması lazım. Check out şu. Tamam çıktı. Tekrar burada gelip söyleyeceğim ki süslü parantez const order eşittir await Prisma DB'deki order'ı bir update edelim arkadaşım. Update edeceğim şey tam olarak şu. Daha doğrusu önce şartımı vereyim. Where şartım ID session'dan gelen metadatanın içindeki order ID'de buna göre getir bana ve update edeceğin şey datanın içindeki isPaid'i true yapacaksın. Adresi benim yukarıda tanımlamış olduğum adres string'deki gibi yapacaksın. Birleştirdik ya. Sonra telefonu da session'dan gelen customer details
soru işareti fon diyeceğim ve şu şekilde yazacağım. Şimdi adresi neden birleştirdik? Çünkü adreste Stripe'da çok fazla varyasyon var ve bunların hepsi işte parça parça hepsini ayrı text box'lara yazıyoruz. Zaten işlemi yaparken görürsünüz. O yüzden hepsini birleştirip adres string yaptık. Bu şekilde kullandık. Tamam. Sonra buranın dışında başka neyimiz var? Hemen şuraya bir de son olarak include etmem gereken şu var. Order items true diyeceğim. Tamam. Burası bitti. Sonra tekrar gelip diyeceğim ki product IDs eşittir order'dan gelen order items'ları bana al. İsmini order item olarak değiştir. Yani hepsine teker teker isim olarak ve order item nokta product ID olarak bunu bu şekilde kullanacağımızı söyleyeceğiz. Evet, sonra şunu yapabiliriz ya da yapmayabiliriz aslında. Birazcık gereksiz bir konu olabilir. İşlemimiz bittikten sonra bunları iz arşive alabiliriz. Ya da almayabiliriz aslında. Böyle kalsın. Bu işlemler bittikten sonra yani şunu aslında boşa yazdık. Verilerimizi döndürebilmek için yazdık aslında. Bunu listeleyebiliriz ya da hiç uğraşmayalım. Şöyle diyelim biz buraya direkt return diyelim. New next response null diyelim virgül ve daha sonra status 200 diyeceğim. Evet, bakalım ne oldu ne bitti şimdi. Bunun için hemen şu şeyi açtım. Şu benim bir tane konsolum. Bu diğer konsolum. Bu konsolumda bir işlem yapmıyorum. Bu duran olan konsoluma geliyorum. Şurada yazmış olduğum şunu gelip aynı şekilde gelip buraya kopyalıyorum ve enter'a basıyorum. Bakalım ne oluyor ne bitiyor bir görelim. Evet, bakın buraya gördüğümüz gibi istekler arttı ve error dedi. Bir yerde diyor ki hata yapmışsın sen diyor. Ne diyor? File post diyor. 29. satır diyor. Yok, 29. satır demiyor. Target refuse. Hatamızın sebebi benim şu an projemin durmuş olması. Hemen şöyle npm run dev diyorum. Tekrar geliyorum, burada aynı şekilde yeniden bir istek daha atıyorum. Hemen şöyle bir atalım. Evet, buraya istek atınca şurası da otomatik olarak bir istekler bir şeyler attı ve bana 401 hatası verdi. 401 hatası ile ilgili bana burada diyor ki arkadaşım diyor güvenlikle ilgili diyor senin ufak tefek sıkıntıların var diyor. Bunun için şöyle tekrar geliyorum. Burada next config dosyasında birazcık çalışma yapacağız. Bu next config dosyasını ben internetten birazcık araştırdım. Bulduğum sayfaları size aynı şekilde göstermeye çalışacağım. İlk olarak şöyle geldim Google'a, dedim ki Next.js, daha sonra neydi onun ismi, course. Evet, şöyle bir sayfa. Evet, sayfada direkt geldi. Şimdi burada izinlerle ilgili şöyle bir şeyimiz var. Bunu kullandım öncelikle. Ve burada bir de config dosyası ile ilgili bir iki tane ayar yapmamız gerekiyor. Şimdi burası değil gerçi. Pardon, şu middleware sayfamıza geleceğiz. Evet, bu daha sonra göreceğiz bu hatayı. Pardon, ben karıştırdım. Tekrar geliyorum. Şimdi burada şu bizim kullanmış olduğumuz şu alan var ya, bununla ilgili ufak tefek sıkıntılar çıkıyor. Ben bu çözümü şöyle buldum. Direkt size de aynı şekilde kopyalayıp yapıştırıp göstereceğim. Rootlarımı şu şekilde değiştiriyorum ve şurada da birazcık fazlalık var sanırım. Bunu da aynı zamanda değiştirmişler. Bu şekilde buldum aynı şekilde. Ve burada diyor ki şunu değiştirmesek de belki sıkıntı olmayabilir bu arada. Şöyle tekrar geri alayım. Evet, değişmiyor, pardon. Ben de denemişim onu zaten. Şurada şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Diyoruz ki bu. Daha sonra API ve webhook ve API'nin içinde bunlara teker teker izin verdim. Ve bana bu şekilde bu düzenmiş bir şekilde olması gerekiyor. Tekrar hemen yeniden geleyim. İzinlerimi verdim, bakalım ne olacak. Tekrar yeniden bir basalım. Evet, bekliyoruz. Created dedi. Evet, gördüğümüz gibi 200 hatasını bu şekilde çözüyoruz.
Şimdi onun dışında bir de bizim şöyle bir sıkıntımız olacak. Şimdi normalde biz burada bunları yazdık, şunları, ama ben diğer store'dan bir istek attığım zaman bana problem yaratıyor. Yani istiyorsanız hatayı birlikte görebiliriz ya da istiyorsanız bunu yazmayabilirsiniz direkt. Direkt course origin hatası veriyor. Bunu eğer başka bir yazılım diliyle yine ilgilendiyseniz bu ne demek oluyor? API'nin başka bir API'ye izni yok gibi bir şey oluyor. Yani API'nin başka bir IP'ye izni yok. Başka bir server'a izni yok gibi bir şey oluyor. O yüzden dolayı biz de bu izni vermek için bunu kullandık. Yani ben daha doğrusu araştırdım, bunu kullandım. Aynı şekilde yine gelip burada next config dosyasında bir güncelleme yapmam gerekecek. Bu next config dosyasında burada hemen ben şöyle oradakinin aynısını düzeltilmiş şeklini şöyle gelip yapıştıracağım. Evet. Şöyle tekrar gelip bakalım. ASYNC yine aynı şekilde headers, images, domains yine aynı şekilde geliyor. Pardon, şu fazladan kaçmış. Evet, şöyle tekrar gelip bunu yazalım. Evet. Şimdi burada yine gördüğümüz gibi işte tarayıcı usulü bunlara izin veriyor. Biz de bu izinlerle birlikte API'mızda iznimizi vermiş olacağız. Bu da tamam, bunu da eklemiş olalım. Onun dışında başka bir şey kaldı mı? Bu tarafta kalmadı gibi. Şimdi gelelim hemen API'mizi test etmeye çalışalım. Bunun için hemen Store bölümüne geçiyorum tekrar. Ve Store bölümümde şöyle bir tane şeyim ekli. Evet, Webhooks bölümümüzdeki şu ekranımızda bir tane en aşağıda don vardı, ona tıklıyoruz ve şu şekilde dinlemeye alıyoruz. Orayı video başlatmamış, kusura bakmayın. Don seçeneğine basıp dediğim gibi ne yapıyoruz? Şöyle şu hale getiriyoruz. Şimdi gelelim işlemimizi yapmaya. Diğer taraftaki işlemimizi yapmaya. Hemen diğer sekmemi yine aynı şekilde açıyorum. Biz zaten burada bir tane on checkout işlemi yazmıştık. Şimdi biz bu on checkout işlemini hemen diyeceğim ki const response ve eşittir await Axios. Evet, Axios yüklü değilmiş burada. Hemen npm install Axios diyeceğim. Evet, Axios nokta post. Sonra gideceğimiz URL'i söylememiz gerekiyor. Gideceğimiz URL'i söyledikten sonra şöyle yapalım. Şurada şu tuhaf tırnakla açalım. Gideceğimiz URL'i söyledikten sonra süslü parantez açacağım ve diyeceğim ki product IDs olması gerekiyor. Hemen bunu bir kontrol edelim. Şöyle tekrar geleyim, hemen bir bakalım diğer tarafa. Yanlış yazarsak, yanlış bir parametre gönderdiğimiz için bize problem çıkartacaktır. Evet, gördüğümüz gibi product IDs. Bunu hemen kontrol ediyoruz. Tekrar geldim. Diyeceğim ki product IDs göndereceğim ben sana. Gönderirken benim şu an yukarıda yazmış olduğum bu itemleri map şeklinde çevireceğim ve bunlar item diyeceğim ve itemlarımın sana ID'lerini göndereceğim diyeceğiz. Sonra tekrar gelip burada diyeceğim ki window nokta location eşittir response nokta data nokta URL diyeceğim. Şimdi gelelim API'mızın yoluna. Hemen geldim, burada bir süslü parantez açtım. Şöyle process environment nokta bizim URL'imizin ismi next API public URL. Daha sonra bittikten sonra check out bizim API'mizin ismi. Bunu buraya bu şekilde söyledim. Tekrar geldim buraya, npm run dev dedim ve hemen bunu bir test edelim, bakalım ne oldu ne bitti. Hemen şöyle sayfamı gelip yeniliyorum. Daha sonra şöyle tıkladım, font diyelim. Evet, gelsin. Checkout diyelim ve bekliyorum. Evet, bir tane error verdi. Burada dedi bir 500 hatası var dedi. Hemen şöyle tekrar diğerini gelip açıyorum. Ve şuradaki şu hataya bakıyorum. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Ne diyor bize? Request error parameter unit amount da diyor bir hata var diyor. Şöyle tekrar gelelim, şöyle aratalım. Evet, şunun ismi sanırım yanlış. Şöyle hemen bakalım. Amount tek M ile yazılıyor diye biliyorum. Evet, yanlış yazmışım. Hemen tekrar geleyim, şunu şuradan şöyle düzeltelim. Tamam. Tekrar yeniden hemen tekrar projemi açıyorum. Evet, şöyle sayfamı yenileyeyim. Tekrar checkout diyeyim.
Evet, yine bir hatamızın olduğunu söylüyor. Tekrar gelip bakalım diğer tarafa. Evet, bu seferki hatamız neymiş? Unit amount. Bu sefer bunda line items. Şu satırın burada bir sıkıntı varmış. Hemen bu hataya bakıp düzeltiyorum. Evet, şu şekilde olması gerekiyormuş. Şöyle tekrar baktım. Şu eğer olmazsa USDT'yi deneyeceğim. Yani dolara da deneyeceğim eğer olmazsa. Tekrar geliyorum yine aynı şekilde. Şöyle tekrar projeme yeniden bakalım. Tekrar bir checkout diyelim. Evet, bir sıkıntı yok. Gördüğümüz gibi sayfamız açıldı. Artık burada bilgilerimizi dolduracağız. Şuradan Google'a gelip ne demiştim ben? Stripe test kart yazarsanız eğer karşınıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Şuradaki şu büyük resimden test için ne yapabilirsiniz? Bunu kullanabilirsiniz. Ben şu an için şöyle direkt kullanacağım ve burada kart bilgileri için 42 42 42 42 daha sonra son kullanım tarihi 12.34 ve 530 12.34 567'ymiş. İsim alanı şöyle tekrar geleyim. Burada adres alanı birazcık farklılık gösteriyor gördüğümüz gibi. Şöyle bir şeyler yazacağım, o yüzden bakalım otomatik bulacak mı? Tamam, şöyle bir şeyler oldu. Öde seçeneği geliyor ve ödeye bastığım zaman beni Success bir sayfasına yönlendiriyor. Yani başarılı bir şekilde yapmış oluyor. Evet, şimdi order sayfamızı ve aynı zamanda bizim normalde şu an bir giriş yaptığımız zaman bir ana sayfamızda hiçbir verimiz yok. Bunları yaparak devam edelim. Hemen şöyle geliyorum. Öncelikle Nav menümü bulacağım. Hemen şurada şöyle komponentlerimde bir menüm vardı. Tekrar geliyorum ve buraya bir menü ekliyorum. Ve menümün ismi Orders olsun. Şu şekilde yazalım. Ve sayfamın ismini de yine şöyle yazayım. Sonra tekrar yine aynı şekilde tekrar geleyim. Burada şu Store ID'nin içine, pardon, API'nin içindeyim değil mi ben? Evet. Dashboard Pages'ın içine tekrar geleyim. Orders diye bir dizini oluşturayım. Ve bunun için hemen yazarak başlayayım. Hemen bunun içine ilk başta bir page.tsx yazayım ve şöyle rafça yazayım. Ve şöyle sayfamı yenileyim. Bakalım ne gelip ne gidecek. Şu an order sayfamın aynı şekilde buraya gelmiş olması gerekiyor. Şimdi aynı şekilde biz de bu sayfayı yapmaya çalışalım. Evet. Şimdi order sayfamız da zaten diğer sayfalarım gibi olacak. Aslında buradaki page sayfasının içindekilerin tamamını şöyle gelip kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Ve burada hemen bunları düzelterek başlayayım. Şöyle order diyeyim ve en aşağı tarafta da order diyeyim ve buraları düzeltelim. Şimdi ilk başta yine evet, parametreler vesaire yine aynı şekilde olacak. Şurada color değil, biz nereden veri çekeceğiz? Order'dan çekeceğiz. Store ID, param store ID tamam. Order by tamam, ama benim burada bir de include yapmam gerekiyor. Çünkü bunun ilişkili olduğu bir sürü tablo var. Hemen şöyle diyeceğim ki order items da senin include'un olacak ve include aynı zamanda bu da product'la include olacak ve buna true diyeceğim. Buraya kadar okey. Sonra tekrar buraya gelelim. Color column değil, order column diyelim buna. Ve yukarıda da tam olarak bunun yerini değiştirelim. Şöyle diyelim. Tamam. Diğer tarafta yine aynı şekilde bunu ne yaparız? Oluştururuz. Şunun ismi de hatta şöyle yapsak daha mantıklı olacak gibi. Tekrar geleyim color'lara, şöyle order şeklinde düzenleyeyim. Ops. Evet. Tamam. Şimdi yukarıdan aşağı tekrar bakarak bu sayfamızdaki hataları şöyle bir giderelim. Şuranın ismi order silent büyük harflerle olsun ve yukarıda da yine aynı şekilde varsa bunu da şöyle düzeltelim. Order kolum. Şimdi kolumumuzda bizim ID'miz var, tamam. Diğer alanlarımızı da eklememiz lazım. Mesela telefon alanımız vardı. Item.phone. Daha sonra adres alanımız vardı. Item'dan gelen adres. Product alanımız vardı. Daha doğrusu product alanımız vardı. Item'den gelen order, items, map, tekrar parantez aç, order item ve bunu şu şekilde döndürelim. Order item nokta product nokta name ve burada da şöyle diyelim, join
tırnak şöyle diyerek virgüllerle bunu ayıralım ve bu şekilde olsun. Şuraya virgül atayım tekrar. Daha sonra name kısmımıza burada ihtiyacımız yok. Bunu buradan silebiliriz. Total price diye bir alan ekleyebiliriz ya da hiç karıştırmayalım onu. Şöyle tekrar gelip diyelim ki total pardon ya da yazalım mı? Yazalım ya da total price diyelim. Total price diyelim. Daha sonra burada hemen şöyle diyorum ki formatter ya da bu birazcık karışacak. Biz buna hiç girmeyelim. Is paid alanına yazalım. Daha sonra item nokta is paid diyeceğim şu şekilde ve ekleme tarihini şu şekilde yazacağım. Tamam. Sonra ben burada order silent'ımı çalıştıracağım ve burada formatted orders olsun ismi ve bunu da gelelim burada aynı şekilde çağıralım. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geliyorum bu orders'ın içine yeni bir dosya oluşturuyorum ve ismine components diyeceğim. Yukarıda yapmış olduğumuz gibi. Sonra buradaki şu kolumu aynı şekilde gelip kopyalayayım. Sağ tıklayayım. Kolum nokta kolum aynı yazalım. Kolum tamam tsx ve şöyle yapıştırayım ve burayı hemen düzelterek devam edeyim. Yukarıdaki alanlarımızı teker teker düzeltelim. ID, phone, daha sonra adres, başka is paid boolean yapıda olacak. Product string yapıda olacak. Daha sonra create add ve bu da string yapıda olacak diyeceğim. Buraya kadar tamam. Şuradaki isimleri de değiştirelim yine. Diyelim ki order şöyle diğer sayfadan bakalım. Diğer sayfada yine aynı şekilde kullanacağız ya. Order silent. Gerçi burada şurada var. Order column. Yine aynı şekilde yazalım bunu. Order column, order column ve column def tamam. Şimdi burada verilerimizi hemen teker teker yazalım. Şöyle gelişmiş bir şeye ihtiyacımız yok. Hatta şöyle de ihtiyacımız yok. Şunu şöyle defalarca kopyalayarak gidelim. Burada diyelim ki işte products olsun ve büyük harflerle products yazsın header'da. Bir tane daha kopyalıyorum hemen. Font. Tamam. Tekrar geldim. Adres. Evet. Başka sırada is paid alanımız aynı şekilde. Şundan şöyle kopyalayalım. Evet. Tamam. Başka created zaten yazmıyoruz. Tamam. Bu şekilde kalsın. Bunu da şöyle kaydedeyim. Tekrar şu page sayfasına geleyim. Emin olmak için şu order kolumu şuradan şöyle silelim biz. Tekrar yeniden bir daha bir yüklesin. Bize sıkıntı çıkartmasın. Tamam. Buraya kadar tamam. Şu order by'ın burada hata varmış. Virgülü ekleyelim. Otomatikman bu hata gitsin. Daha sonra bize diğer hatamızı söylesin. Diğer hatamızın bize ne olduğunu söylüyor. Order silent'ın olduğunu söylüyor. Order silent'ı da şuradan kaldırayım. Tekrar yeniden geleyim buraya. Bir order silent nokta tsx diyeyim ve diğer taraftaki gibi aynı şekilde bu silent'lardan bir tanesini kopyalayayım ve kendime göre düzelteyim. Şimdi silent sayfamıza şöyle bir bakıyorum. Şimdi burada data color column değil. Şöyle yapalım hatta. Color'ları yine order olarak şöyle düzelteyim öncesinde. Order silent props. Şunu tekrar yazayım. Gelmesi gereken yer gelsin. Evet şurada şu tamam. Şöyle tekrar yapalım. Order silent props tamam. Order silent tamam. Bizim burada parametre vesaire yani şunlara çok fazla ihtiyacımız yok. Açılır kapanır bir şey göstermeyeceğiz. O yüzden dolayı şöyle silelim. Daha sonra header title bölümünde order vesaire yazıyor. Tamam. Başka butonluk da pek bir durumumuz yok. Sadece siparişleri görelim. Yeni bir şey de eklemeyeceğiz. O yüzden bunu da silelim. Başka şöyle yapalım. Şu separatörü geleyim şuraya ekleyeyim ve data table'da şuraya ekleyeyim. Burada bir API list olmayacak. Bunu da şöyle aradan kaldıralım. Ve bakalım başka bir şey var mı burada?
Bir yerde yanlış yaptığımı söylüyor. Create at şunu mu demek istedin diyor bana. Hangi sayfaymış burası? Orders'ın içindeki page.tsx. Evet, şöyle bakalım. Evet. Şunları şöyle yapacağız. Bunu bu şekilde yazmışız. D'li yazmışım ben. O yüzden dolayı. Tamam. Şimdi gelelim order silent'ı hemen buradaki bu sayfamıza ekleyelim. Şöyle tekrar geliyorum. Gelmedi bir şey. Evet, yukarıda da gelmedi. Tekrar şunu en iyisi yazalım. Order silent. Buradaki ismini mi yanlış yazdık? Evet, şunu O'sunu büyük bir şekilde tekrar yazıyorum. Ve şuraya tekrar geldim, yazdım. Ve burada order silent'ımı aynı şekilde ekliyorum. Tamam. Data table ile ilgili bir hatamın olduğunu söylüyor bana. Data table'ımda search key'de label yazıyor ve datasında bunlar söylüyor. Burada data tamam, bir sıkıntı yok gibi. Columns'la ilgili bir hata olduğunu söylüyor. Şöyle columns'u ekleyelim. Bakalım düzelecek mi? Evet. Şöyle bir tane order 1 diye bir seçenek geldi. Evet, tasarımı birazcık bozmuş olabilirim. Şöyle şunları tekrar yapayım. Evet, şöyle yapmak daha mantıklı. Evet, oraya hiç dokunmayacakmışız. Evet, şu şekilde bir tane gördüğümüz gibi ürünümüzü zaten eklemiştik. Buraya bu geldi. Onun dışında buraya başka bir şey eklemeyeceğim. Siparişlerimizi burada görebiliyoruz. Bunun için detay sayfası gibi sayfalar yapılabilir ama çok fazla, dediğim gibi 12 saati geçtiği zaman YouTube yükletmiyor. O yüzden dolayı şu an burayı bu şekilde bırakacağım. Son olarak tekrar şöyle benim bir ana sayfam var. Şöyle tekrar Görkem mağazasına geleyim. Tekrar mağazaya geleyim. Bunun üzerinde tekrar çalışayım ki burada çünkü verilerim var. O yüzden dolayı aynı şekilde tekrar burayı hemen yapmaya başlayalım. Bunun için öncelikle şöyle tekrar geliyorum. Burada birkaç tane action yazarak başlayacağım. Şöyle bir new folder ve action diyelim. Action dosyası ve bu action dosyasının içine de get sales count, ya çok uzatmayayım, get sale, tamam, get sale.tsx diyeceğim. Daha doğrusu tsx pardon değil, ts diyeceğim. Evet. Sonra bunun içinde şöyle yapalım hemen. Export const get sales count diyelim. Eşittir async store id ve bunun türünün string olduğunu söyleyeceğim ve şöyle yazacağım. Ve burada diyeceğim ki const sales count eşittir await prisma.db nokta order nokta count parantez aç, üstü parantez aç, where, daha sonra tekrar parantez aç, store id ve virgül is paid true diyeceğiz. Tamam, bu şekilde yazdık. Sonra son olarak da tabi return sales count diyerek bu değeri döndüreceğim. Kaç tane siparişim varsa burada bunu görmüş olacağım. Sonra tekrar geleyim. Bundan bir tane daha gelip kopyalayayım. Ve şuraya tekrar gelip yazayım. Diyeyim ki get stock ts diyelim. Şöyle tekrar gelip yapayım. Buraya da işte şöyle farklı bir sorgumuz olsun. Stock count diyelim. Ve yine burada Prisma product'ta bir sayma işlemi yapsın. Yine store id'ye göre burada da is paid değil. Şu is archived false olanları bana saysın. Ve bunun ismini hiç değiştirmiyorum ya da değiştirebiliriz. Stock yani değişken ismi sonuçta. Tamam, şu şekilde yazalım. Onun dışında başka ne şeyimiz var? Toplam siparişleri yazalım biz buraya, tekrar geleyim. Get total nokta ts diyelim. Ve burada tekrar yine şundan bir tane kopyalayayım. Birazcık değiştireceğiz burada. İsmini hemen değiştireyim. Get total count diyelim. Ve şunu şöyle şuraya yapıştırayım. Sonra burada diyeceğim ki const paid orders diyelim mesela ve prisma db order ve burada da find many diyelim ve sonra şartımızı yazalım, store id ve burada da yine is paid true diyelim
Ve buna hemen bir include işlemi yapacağım. Diyeceğim ki süslü parantez order items süslü parantez include tekrar süslü parantez product true diyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi daha sonrasında hemen şöyle tekrar geliyorum. Const total r diyelim ve eşittir paid orders nokta reduc total ve order diye iki tane değerim olacak ve şöyle yazacağım. Diyeceğim ki const order total eşittir order'dan gelen order items nokta reduc bunun içinden de order sum ve item diye iki tane değer olsun ve tekrar burada yeniden bir süslü parantez ve burada diyeceğim ki return order sum artı item'dan gelen product'ın içindeki price'ları to number olarak bana topla diyeceğim. Eğer ki cevap olumsuzsa şurada da bir 0 yazsın ve aynı zamanda bana buradaki değeri şu şekilde döndürsün. Total artı order total ve toplam miktarı bu şekilde alalım. Ve yine aynı şekilde şurada da virgül 0 diyerek bunu yazalım. Ve en son olarak da buradaki bu return total r'yi döndürerek burayı bitirelim. Evet, şurada parantezimiz var değil mi? Evet, şu önceden kaldı, silmedik, tamam. Evet, bunları bu şekilde yazdık. Şimdi artık geriye ne kaldı? Bizim normal olarak şöyle tekrar geliyorum. Lib component app dashboard. Dashboard'un içindeki şu page sayfamız kaldı. Yani buranın tasarımı. Hemen burayla devam edelim. Şöyle buraya gelip diyeceğim ki ilk başta şöyle tekrar evet yazabilirsem bir de evet tekrar gelip burada diyelim ki class name flex call olsun ve tekrar geleyim div class name flex 1 ve boşlukları şöyle söyleyelim. Bir de y vereyim. Tamam. Bunun dışında tekrar geliyorum. Öncelikle bir header title diyelim ve buradaki title özelliğini gelip kullanayım ve diyelim ki dashboard diyeyim. Sonra tekrar bunun description özelliği var. Overview diyelim. Tamam. Onun dışında tekrar şöyle geleyim. Bir tane separatör atayım. Hangisi? Şu. Tamam. Sonra tekrar geleyim. Bir tane div açayım. Şöyle bir bakalım ne oldu. Evet, dashboard. Birazcık boşluk verilmesi gerekiyor. mt 20 desem çok mu boşluk olur? mt 10 diyeyim. Daha doğrusu biz bunu şöyle yapalım. Padding ya da padding vesaire hiç eklemeyip direkt container eklesek buraya daha mı mantıklı olur? Hemen şuraya tekrar gelin, bir tane container. Evet, lookit nerede? Container. Evet, container'ı biz diğer tarafta yazdık değil mi ya? Tamam, pardon. O zaman şöyle yapalım biz buraya. Hemen burada diyelim ki padding 10 diyelim. Evet, şöyle her taraftan boşlukları versin. Tamam. Sonrasında tekrar gelip bakıyorum şöyle div bu div ile bu div. Tamam. Burada şöyle bir grid yapısı oluşturayım hemen. Diyelim ki grid ve grid calls, işte bizim 3 tane alanımız vardı. O yüzden 4 diyelim. 4 3 tane alanım olacak ve bunun için hemen bir tane kart ekleyeyim. Bu arada bunlara bir de boşluk ekleyelim. Gridlerle birlikte, flexlerle birlikte en çok kullanılan boşluk kap'tır. Zaten kap 9 diyelim. Sonra tekrar gelip bu kartın içine bir tane kart header ekleyeceğim. Bu kart header'ın da içine tekrar gelip bir tane kart title ekleyeceğim. Ve kart title'ını da işte yazmış olduğumuz değerlerden hepsini teker teker ne yapalım, yazalım. Diyelim ki ilk değerimiz total olsun. Mesela
Ve tekrar yine aynı şekilde aşağı geleyim. Cart header. Şurada cart content diyelim. Ve burada da bir tane div ve şey değerimizi burada yazalım. Şöyle hemen geliyorum. İlk başta tabii ki benim bu arkadaşları bir de burada çağırmam gerekiyor. Hemen bunları teker teker çağıralım. Diyelim ki const işte total eşittir await get total mi yazmış? Get total count ve params. Evet, burada da params kullanmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde hemen şurada tekrar gelip diyelim ki interface dashboard pages props diyelim. Neyse işte şöyle bir şey. Ve burada bir params olsun. Params ve store id ve türünün string olduğunu söyleyeceğim. Ve buradaki bu page'in içine bu arkadaşları hemen ekleyeceğim. Dashboard page pro, tamam. Şunun ismine tekrar params diyelim. Bunun ismine de şöyle dashboard diyelim. Ve bunu da aynı şekilde burada kullanalım. Page kullanmak projemizi şey yaparken deploy ederken yani burada page yazması sıkıntı yaratabiliyor bug işlemlerinde. O yüzden dolayı burada pek fazla page ismi tutmamak gerekiyor. Evet, şuradan dolayı bir hata oldu diyor. Tamam, params'tan sonra burada diyeceğim ki store id. Evet, sıkıntı oldu. Await kullandığım içindir. ASYNC eklersem düzelecektir diye düşünüyorum. Evet, total. Evet, bunları bu şekilde ne yaptı söyledi. Şimdi aynı şekilde ben bu totali değerini hemen şurada yazmış olduğum şu alanda getireceğim. Bunun için yukarıda değer olarak ne dedim ben buna? Total dedim. Hemen şöyle bir süslü parantez total diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet, şu şekilde geldi. Tamam, yeterli bence. Çok da süsleyip püslemeyeceğim. Şundan şöyle bir tane daha gelip şu karttan bir tane daha gelip kopyalayayım. Evet, şöyle bakacak olursak şöyle bir tane daha yapayım, yanına gelecektir diye düşünüyorum. Evet, yanına geldi. Buradaki şeyimizin ismi de Sales olsun ve şundan bir tane daha yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Bu seferki ismi Sale olsun ve get Sales count demişiz. Tamam. Burada da Sale'yi söyleyelim. Tamam. Bundan bir tane daha hemen gelip kopyalıyorum. Evet, bir tane şey satışımız olmuş. Sıkıntı yok. Başka neyimiz vardı? Stokla ilgili bir şeyimiz vardı. Şundan bir tane daha gelip kopyalayayım ve bunun ismi de stok olsun ve bu stoğu da yine aşağıda şurada kullanalım. Buraya da stok diyelim ve s'si büyük olsun. Evet, şu şekilde bir şeyimiz oldu. Tamam, yani birazcık daha tabii ki süslenip püslenebilir ama şu an için yeterli. Evet, şu şekilde bitirmiş olalım. Projemizi de bu şekilde bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.